Dezeneja Umherat'ın Fergal Kurdi. Arkadaşlar Kürtçe derslerimize hoş geldiniz. Bundan sonra haftanın 3 günü, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri hep birlikte en temelden başlayıp en ileriki seviyelere kadar Kürtçe öğreneceğiz. Öncelikle ben kimim? Benim ismim Gülistan. Halihazırda Enstitüya Kurdi İstanbul'da yani İstanbul Kürt Enstitüsü'nde Kürtçe dersleri veriyorum. Şimdi gelin biraz konuştuğumuz dili tanıyalım. Kürtçe, Hint-Avrupa Dil Ailesi'ne ait bir dil. Hint-Avrupa Dil Ailesi'nin İrani Diller Kolu'nda yer alıyor. Avrupa dilleri ve Farsça gibi diller Kürtçenin akrabaları arasında sayılıyor. Peki Kürtçenin kurmancı lehçesini öğreneceğiz dedik. Diğer lehçeler neler? Arkadaşlar Kürtçe 7 tane lehçeye sahip. Kurmancı, Kırmançki, Lekki, Lori, Sorani, Kelhuri ve Hevrami Kürtçenin diğer lehçeleri arasında yer alıyor. Bu dersler Kürtçesini geliştirmek isteyen Kürtler ve en baştan Kürtçe öğrenmek isteyen Kürt dostları için hazırlandı. Umarım siz de en güzel şekilde faydalanır, öğrendiğiniz bilgileri kendi yaşamınızda da kullanırsınız. Yeryüzündeki en temel haklardan biri ana dilini konuşma hakkı arkadaşlar. Gelin hep birlikte Kürtçeyi konuşalım. Evlerimizde, eşimizle, dostumuzla, çocuklarımızla Kürtçe konuşalım. Kendinize iyi bakın. Büminin hayır hoş yeri. دلی هوارن هیچا مخیرات فرقا کردی ایرو ام دست به آستکن نو دکن ام دست به آستا دویم دکن ev وانیجی وانیا یکم آستا دویمه ام دوی وانیده دما نها و دما بده analize برسلبنیرن و هر وها ام هینی مجارکن نو ببن توانگا نبن افکری جوها آستا یکم دما نها و دما be برفرهی مدیت bun نها ملسر برسلی بسکنن yani object nesneyi bisekne. Arkadaşlar ikinci kurun ilk dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde ilk kurda ayrıntılı işlediğimiz şimdiki zaman ve gelecek zamanı bir tekrar edeceğiz. Ve biz bu zamanları görünce daha çok fiil çekimine ve özneye bakmıştık. Şimdi bu dersimizde ise nesnenin durumuna bakacağız. Şöyle açıklayabiliriz. Ben elma yiyorum ya da ben elmayı yiyeceğim diyoruz Türkçe'de. Ama bunu Türkçe yazarsak ya da Kürtçe söylersek ben elmayı yiyorum ya da ben elmayı yiyeceğim demek zorundayız. Bu elmayı kavramını göreceğiz yani. Zaten artık yavaş yavaş mantığının oturması gerekiyor değil mi? Elma dediğimiz yani yalın olan her durum dışında elmayı, elmada, elmadan derken hep bükümlü halini kullanıyoruz. Peki ben herhangi bir elmayı yiyorum ya da ben bazı elmaları yiyorum. Yani o belirsizliği nasıl vereceğiz? O belirsizliği de Davanga ne binafkiri konusuyla vereceğiz. Davanga ne binafkiri. Şimdi ilk dersimize geçelim. Yalnız dersimize geçmeden önce şöyle bir bilgi de verelim. Artık ikinci kur olduğu için Kürtçe ağırlıklı olacak. Özet olarak ya da önemli yerleri yine Türkçe açıklayacağız. Nihalci em derbasi dubaraya dema nihabibin. Hevano vek me got şo me berfrehi me dit dema niha. Leker çava çedbu em peşi serminak ekip için. Ez diçim. Burada dı yekeye kartefa demanha, çe heye koka demanha, ucbo eze im heye kartefa kesane. Her sittin bahevdu, edi lekere pektiğinin dı demanha de. Anji ez naçım edi dibeneyin yavi. Messe cureyin lekeran ditibun, xaru, pekati u hevedudani, eminha yek biyek minake wan binirin. Leker ke xaru xwarin, emzaf bikartinin, kokavi tene xoye, em çawa dibêjin di demanha de ez dixwim anji ez naxwim. Sê cureyên lêkerên pêkhatê hene, yek bi înê dixedin, yek bi andinê dixedin û her wiha lêkerên ku bi pêşgirê çêdibin. Hevano yê înê dixedin zaf hêsan, em tenê înê davêjin û kok dimîne destê me de. Wek mînak kelîn lêkera me ye, gava em înê bavêjin destê me de tenê kel dimîne, kokawî. Gavaz bejim av dikele edi ezvataya av niha dikele dedim. Anji av nakele neyin yavi. Vek gerin, vek fırın, vek bezin, efter minake ve cureyne. Lekerin kubu andine dikadın disa hesani reyava, emçe dikin andine daveçin cehvide intinin. Edi kokak kelandine dibek kelin, ev dikeline bu hevokeke demanha. En hevdu nekhin, kelin kokak kelandineye, kel kokak kelineye.
Lêkerên ku bi pêşkirê çêdibin hinek diguherin hevano me asta yekem de me gelek car me binêwî xêz kir. Me got di kurmancî de her tim ya girîng lêkera me ya bingehîne. Ji ber vê yekê em qartafên kesane, qartafên demê an jî qartafên neyîniyê her tim tînin pêş ya an jî paş ya koka lêkera me ya bingehîn. Wek mînak. Vekirin ji kirinê bûye vekirin. Aslında kirin lêkereke din e, êdî ve hatiye pêşawî bûye vekirin. Ez çi dikim? Koka kirinê tenê kê ye? Ji ber wî jî ez diyê yani kartefa deman niha ez dixim vê derê nîvê ve û kê ye. Yani pêşkir û kê ye. Çawa çêbe tu ve dikî, ez ve dikim, em ve dikin. Her tim dikeve navberê. Her wiha kartefa neyînî jî tu ve nakî, ez ve nakim. Dîsa dikeve navberê. Lêkerên heve dudanî çawa bûn? Yek lêker hebû, yek jî cînav, daçekan peyveke nû hebû. Dihatin ba hevdû, lêkereke nû çêdikirin, me ji van re jî digot lêkerên heve dudanî. Wek mînak amade kirin, vala xwe bidin dîsa ji kirinê bûye. Ço gava me ev mijar dît, me got kirin an jî bûn ji van gelek lêker çêdibin. Yek jî ev e amade kirin êdî lêkereke nû ye, ez dîsa kirinê dikişînim. Koka kirinê çi ye? Tenekê ye. Gava ez bêjim em amade dikin. An jî ez amade dikim, tu amade dikî, an jî ez amade nakim. Hevalno me ev sê cûreyên lêkeran. Me di asta yekem de cuda cuda, di dersên cuda cuda de me dît hûn jî dikarin li van bi berfirehê binêrin û temasîn we hebe hûn dikarin çareser bikin. Arkadaşlar şimdiki zamanın kısa bir özetini geçelim. Şimdiki zamanda zaten 3 ders ayırıp çok ayrıntılı bir şekilde görmüştük birinci kurda. Eğer eksiğiniz varsa önce o dersleri izlemeniz daha faydalı olacaktır. Fiilimiz nasıl çekimleniyordu? Lêker yani fiilimiz. Dı vardı şimdiki zaman eki. Kolka demanha vardı. Kolka demanha'yı da şöyle söylemiştik. Türkçe'de 2 tür kök var. Bir şimdiki zaman kökü, tıpkı burada olduğu gibi. Bir de geçmiş zaman kökü. Geçmiş zaman kökünü tüm geçmiş zamanlarda kullanıyoruz. Şimdiki zaman kökünü şimdiki zamanda, gelecek zamanda ya da birçok tipte kullanıyorduk. Ondan sonra da kişi eklerini getiriyoruz arkadaşlar fiilin sonuna. Burada 3 tür fiil görüyoruz. Bunların her üçünde birinci kurda ayrı ayrı çok geniş bir şekilde işlemiştik. Haru yani sade fiil örnek olarak Harun'un yemek yemek fiilini verebiliriz. Bunun şimdiki zaman kökü sadece hue. Bakın, önce zamirimizi kullanıyoruz. Ben için es. Şimdiki zamanda da geniş zaman aynı şekilde oluşuyordu. D getiriyorum, kökü getiriyorum, hue ve ez için olan kişi ekine ez dihum, ben yiyorum oldu. Türemiş fiillerde işimiz biraz daha kolaydı. PK yani türemiş fiillerde. Çünkü bunlarda kök bulmak daha kolaydı. Örneğin kelin yani. Bu ne? İnle biten bir fiil grubuna giriyor değil mi? Ne demiştik? İnle biten bütün fiillerde sondaki ini atarak kökü elde ederiz. Her ne kadar sade fiillerde kökler düzensizse de bunlarda ini atarak direkt kökü elde edebiliriz. Buna örnek olarak frin uçmak verebiliriz ya da yarın gezmek verebiliriz. Bazin koşmak verebiliriz. Kelinden in atınca elimize kel kaldı kökü, kaynamak fiilinin kökü. Av dikele dediğinde artık su kaynıyor demiş oldum. Eğer bir fiil andın ile biterse andını ine çevirerek yeni fiil kökünü oluşturabiliyoruz. Kelandığında kaynatmakta andını atıyoruz. Yerine in getiriyoruz. Kelin artık kelandın fiilinin, kaynatmak fiilinin kökü oldu. Evdi kelin ne dersem o kaynatıyor olmuş oluyor. Bir de arkadaşlar şöyle bir bilgi verelim. Ne demiştik? Eğer bir fiil inle bitiyorsa işte kaynamak, kızarmak, gezmek, uçmak, koşmak gibi kendi kendine olma anlamı var biraz. Eğer andınla bitiyorsa biz o fiili geçişli yapıyoruz. Kaynatmak, kızartmak, gezdirmek. Hep fiilin sonuna andın ekleyerek bu şekilde dönüştürebiliyorduk. Dediğim gibi bunları çok ayrıntılı görmüştük zaten. Örnek alarak oluşmuş türemiş fiillerde ise durum biraz daha değişiyordu. Çünkü ne demiştik? Türkçe'de her zaman önemli olan asıl fiildir. O yüzden biz çekimlerken fiilleri asıl fiil kökünün önüne getiriyoruz eklerimizi.
Ve kırından oluşmuş, yapmak fiilinden oluşmuş yeni bir fiil, açmak fiili oldu. Ben dedim ki her zaman asıl fiil önemli. Kırın fiilinin kökü, yapmak fiilinin kökü sadece ke. O yüzden ben zaman ekini ya da olumsuzluk ekini ya da kişi ekini hep ke'nin önüne ya da arkasına getiriyorum. Benim için her zaman önemli olan asıl fiilim. Burada ve sadece bir örnek. Belli başlı örnekleri de görmüştük. Mesela ve kırın var. Ra vardı, ra kırın gibi. Hıl vardı, hıl kışın gibi. Bunları zaten artık aşina oluyoruz. Birkaç tane var, çok fazla yok. Yine dediğim gibi TKT konulu derste, birinci kurda bunların hepsini ayrıntılı görmüştük. O zaman ben tu ve the ki dersem sen açıyorsun demiş oluyorum. The'yi nereye getiriyorum? Asıl fiilimin önüne getirmiş oluyorum. Evet, dudani birleşik fiil. Bu da nasıl oluşuyordu? Bir fiil, onun yanında ya bir kelime olur ya bir edat olur ya da bir zamir ya da birkaçı birden olmuş oluyor. Ve bunların hepsi bir araya gelip yeni bir fiil oluşturuyor. Burada da kırından oluşmuş bir fiil var. Kırın yapmaktı. Amade kırın hazırlamak oluyor artık. Yine kırını çekin diyorum. Asıl fiil kırın olduğu için. Şuradaki mantık gibi. Em amade kırın dersem biz hazırlıyoruz olmuş oluyor. Hepsinin olumsuzunda ne yapıyoruz? D'yi kaldırıp yerine na'yı getiriyoruz. Ez duhum nahum, av dikele, av nakele, ev dikeline, ev nakeline, tu ve diki, tu ve naki, em amade dikin, em amade nakın gibi. Bu da şimdiki zamanın özetiydi. Naha ceme derbası dema bey bibin. Dema bey de işte kuem dema naha him bibin karime hesantre ciber ku disa koka dema nahaye. Leker çava pekte edi cühe D'ye de b heye. U koka deman ha heye. Disam koka deman ha bıkartini. U kartafa kesane heye. Çoğu me kalsek beri me evleker ditibun. Koka vaçi me ditibun. Naham teni minakem wan binerin. Çava çetbe de dema be de gavaz beşim. Eze buxum. Burada d, anjime gotu bu ve eftef dema be de deyim bikarani. Edi em diğer atkın cevideci. Bu dinin lekerame derkeve peşeme. Eze buxum. Anji neyinyavi çubu eze nexum. Av de bikele. Av de nekele. Ewe bikeline. Ewe nekeline. Tuye beki. Tuye beneki. Hevanı dvırda şihne kıraştı göre. Ev neka bu hemen şekli çedbin le gaval le kerek bi peşkireki çebe em kartafa buye bikar nayne. Ya bıraksi gelekes devoka xoda bikartine em ne bejin evci şaşın le di standart ede em musa kabul dik. Yani kartafa buye em bikar nayne. Tuye veki, eze çekim, eve raze, vi şekli. Hevacudan işte sab hemen şekli emi amade dikin. Vakımın got yani pişti kam koka deman hahim bibin ediyedin hesanın. Zapçık naguhere endisaj birnekin neynya ve gneye çetbe. Hemut işten kubu bıye çetbin meçi dikir bıye davet cevide nedani. Vak teni necbo demabe. Gava ferman edecim. Gavaz bejim ve harne buxe. Eskarım disa bejim nexwe neyinyavi. Yani ez bıye her gün davişim cevide nediyim. Evet arkadaşlar, gelecek zamanı da biraz özet geçelim. Burada eğer şimdiki zamanı iyi anlarsak işimiz çok kolay çünkü aynı kökü kullanıyoruz. Koka demanaha yani şimdiki zaman kökünü kullanıyoruz. Bir iki farklılık var. Tabii ki gelecek zaman olduğunu belirtmek için ne yapıyoruz? D'yi atıyoruz, yerine b getiriyoruz. Şimdiki zaman kökümüzü kullanıyoruz ve bir de kişi ekimizi kullanıyoruz. Bunların az önce köklerini tek tek ele almıştık. Bir de arkadaşlar gelecek zamanda bizim bazı edatlarımız var, zaman edatları. Gelecek zaman için D ya da burada yazmıyor ama V, bunlardan bazıları, hepsini kullanabilirsiniz. En yaygın olandır. Bakın burada D'yi attım, artık B getirdim. Ezi buhum dersek ben yiyeceğim oldu. Av de bükele. Ne yapıyorum? D'yi atıyorum. Yerine B getiriyorum. Ya da eve bükeline, o kaynatacak. Tuye veki, sen açacaksın. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi herhangi bir b eki yok.
Bunun sebebi ise yine birinci kurda ayrıntılı gördüğümüz bir nokta. Eğer bir fiil örnek alarak oluşmuşsa b'yı atıyorduk. B'yı atıyorduk. Olumsuzda yine kullanıyoruz. Tuye ve nekki olumsuz hali. Burada olumsuzluğu belirtmek zorundayız. Ama b'yı kullanmıyoruz. Kullanan bir sürü kesim var aslında ama standart olarak bunu kabul ediyoruz. Bunu tercih ediyoruz. Bileşik fiil yine aynı şekilde. Kök değişmiyor, hiçbir şey değişmiyor. Eme amade bakın dersem biz hazırlayacağız demiş oluyorum. Peki. Disa me ev mücacı biber frehidit bu. Tavangan bnafkiri. Em hinek jijyana xamina kabidin. Ve kavaz beşim teçavi, bavi esfem dikim ku evve keseke jine. Yani meye zayandavi. Bakılır. Meye. Herkes bu xazım cihe veye de nav bikar binim. Ez beşim mesela vek minak zozan. Herkes beşim keça zozan efnek gem dimine. Çiber ku divez ve deri bıtavine. Çima dive bıtavine mevci diyeti bu. Zirave kande ya duyam her tın bıtave. Nexwazi çawa bêjim ez ê zozanê bitewînim. Ez ê bêjim keça zozanê. Çima ez êyê bikartînim? Ji wêyê êdî bu keça zozanê bi heman şeklî heke kes dîsa jin be yani me be bavê sultan na bavê sultanê. Hekez bêjim keça wî an ji bavê wî ez ji wî wîyê fehm dikim ku ew kes mêr e. Zayanda wî nêr em wisa bêjin. Hekez bixwazim cînavkina nav bikarbînim. Yani ez nav bidim, ez nebêjim wî. Ez diyar bikim ku ew kes ki ye. Ez çawa bêjim? Keça adar na, keça adarî. Dîsa ji wîyê îdê û te peyvan nêr ditewîne. Bi heman şeklê bavê hogir neraste bavê hogirî de em bitewînin. Hevano me gotibû pêşî qartefa yani tawanga nêr ne mecbûrî ye. Pêşî ne mecbûrî bû. Lê êdî mecbûrî ye. Êdî em baldar bibin û em bikarbînin. Ji bo pirjimariyê dîsa mînakên xwe binêrin keça wan an jî bavê wan. Ez fehm dikim ji wanê fehm dikim ku ew kes pirjimar e. Ez qara du sê kesa dikim ez bêjim keça wan an jî qala bavê dîsa du sê kesan dikim dibêjim bavê wan. Hekez bixwazim cihê wanê de nav bikarbînim. Wek ez bêjim mêvan. Keça mêvan na neraste divê ez bitewînim û bêjim keça mêvanan. Bavê zarok neraste divê ez bêjim bavê zarokan. Ev an ji kurtê dîsa ji wanê an tê. Em di vir de jî dibînin ji xwe. Di vir de mantıqeke wisa dikarin çekin. Wek gava em rû bi kesek hemberî me be em nabêjin keça tu. Em dibêjin keça te. An jî em dibêjin keça min. Divê em teqez bitewînin. An jî em dibêjin keça we. Ez ê vê tawangê çawa diyar bikim di navan de? Pêşî bifikirin hûn ditewînin an na. Heke hûn bitewînin divê hûn navê jî bitewînin û hûn ê çawa bitewînin bi qartafên tawangê bitewînin. Evet arkadaşlar, yine birinci kurda çok geniş bir şekilde gördüğümüz bir konu var burada. Büküm kavramı. Büküm kavramının üstüne ayrı olarak bir ders yapacağız. Hatta 10. dersimiz, bu kurun son dersi bunun üzerine. Çünkü çok önemli bir konu. Şimdilik ipucu vermesi için bunu söyleyebiliriz. Eğer ipucudan fazlasını istiyorsanız yine bununla ilgili ders izleyebilirsiniz. Ne demiştik? Tamlamalarda son kelime büküme uğruyordu demiştik. Keça ve ya da ba ve dersen bakın bükümlü zamirleri kullandım. Onun kızı, onun babası demiş oluyorum. Burada onun dediğim o kişisi bir kadın. Çünkü kadın için olan bükümlü zamirini kullanmışım. Peki ben burada zamir değil de isim vermek istersem, o kişinin ismini belirtmek istersem nasıl söyleyeceğim? Örneğin burada iki örneğimiz var. Zozan, Sultan, ikisi de kadın ismi. Keça Zozane, yine bunu büküme uğratmak zorundayım. Ya da Bave Sultane, yine bunu büküme uğratmak zorundayım. Keçavi ya da Bavevi dersem anlıyorum ki o, yani vi dediğim kişi bir erkek. Çünkü erkekler için olan
bükümlü zamiri kullanmışım. Peki ben yine bunun yerine isim kullanmak istersem Keça, Adari ya da Ba ve Hogri, yani bu isimleri büküme uğratmak zorundayım. Bir de şöyle bir şey demiştik. Önceden bu eril büküm eki zorunlu değildi. Yani biraz inisiyatife bağlıydı, opsiyoneldi. Ancak artık o kural değişti ve bunları mecburi tutuyoruz. O yüzden bir sürü kişi, yani kullanmayan bir sürü kişi görebilirsiniz çevrenizde. Ama dediğimiz gibi yani artık kullanılıyor. Eğer kastettiğimiz kişiler, yani onların dediğimiz çoğul, yani onlar diyorsak çoğulsa nasıl söyleyeceğiz? Echawan onların kızı, Bavewan onların babası. Benim yine isimlerde bu çoğulluğu vermem gerekiyor ve yine bükmem gerekiyor ikinci konumda olduğu için. Mevanan dersem misafirlerin kızı, Bave Zarokan dersem çocukların babası. Arkadaşlar az önce o elma örneğinde verdiğimiz gibi hani dedik ya elmanın, elmada, elmadan bunları söylerken hep büküm halini kullanıyoruz dedik. Bakın buraya Zolzan'ın, Adar'ın, misafirlerin diyoruz. O un halini kullanıyoruz. Bu yüzden büküm halini kullanmak zorundayız. Evet. Şimdi nesne durumuna geçeceğiz. Bunları bir tekrar ettik. Çünkü artık göreceğimiz şeyler bu üç konuyla ilgiliydi. Em binerin çi dibêje, di dema niha û dema bê de bire ser ditewe. Hevano di dema niha û dema bê de Anjê gava ez, tu, ew, em, hûn, ew. Gava ez van bikarbînim, yani ez vaneka xer û bihêlim, divê biresira min, ango nesneya min, objeya min her tim bitewe. Du heb xer û nayên bahevdû, du heb tewang nayên bahevdû. Em dîsa bahsettin me hin mînakan dabû, em dîsa li ser wan bisekinin, êdî me koka wan tevî fêm kir ez bawer dikim. Herkes bêjim ez dixwim, tamam ez dixwim êdî em hîn bûne tewakit be. Lê herkes tiştê ku dixwim bixwazim diyar bikim. Sêv wek mînak. Divê ez bêjim ez sêvê dixwim. Divê ez bireserê bitewînim. Min bi çi tewandiye? Bi qartafa tewangê tewandiye. Ez sêvê dixwim. An jî di dema bê de ez ê sêvê bixwim. Divê em êdî bi vî şeklî bêjin. Em neka xerûne di heb xer û nayên bahevdû. Divê yek tewan dibe, di dema niha û dema bê de jî bireser ditewe. Kelandin. Kelandin. Heke tu dikeline tamam mevdî. Dıvır da pulskek ne? Lê hekez bêjim av, ev tişta ku dikele av be, divê ez bêjim tu avê dikelînî. Tu av dikelînî kêm dimîne, hinek şaş dimîne. Tu avê dikelînî. An jî tu yê bikelînî dema bêye, tu yê avê bikelînî edev dıvır da bireser tewya ye. Hevanı bila bala ve bikişine melekera kelîne dîtibû lê dıvır da cih nagre. Kelîn, ji ber ku em nikarin bêjin. Ew lêker bireser nagre, ne gerguheze, em ê berfirehî dîsa werin ser vê miçarê. Dîsa lêkera vekirînê, ew vedike tamam me fehm kir. Herkes pace bikarbînin, divê ez bêjim ew paceyê vedike. Hatta di devoka me de êdî ev e bûye ê, wek em dibêjin ew pacê vedike, ez pacê vedikim, tu pacê vedikî, wek pacê, em wisa dibêjin, ya bi rastî ji vir tê, kok paceyê û em bi êyê ditewînin. Di dema bê de jî tu yê paceyê vekî, dîsa divê ez bitewînim biresera xwe. Em amade dikin, tamam dıvır da tiştek tuneye. Lê heke bireser hebe, em şîv amade dikin na, em şîvê amade dikin. An jî nîniya wê em şîvê amade nakin. Em ê amade dikin, me ev dît. Lê heke bireser hebe, em ê şîvê amade bikin. Yani dîsa tiştên me bi êye ditewin, tiştên nêr bi îye ditewin, tiştên pırjimar jî bi anê ditewin. Wek mînak ez karim vir dibêjim ez sêvan dixwim. Heke sêv jêkê zaftir be ez dibêjim ez sêvan dixwim. Mesela ez du sêv bixwim, ez dibêjim ez sêvan dixwim. An jî ez ê sêvan bixwim. Divê ez her tim bitewînim. Arkadaşlar, burada çok önemli bir not var. Deman hav, dema bê de bireser ditewe. Yani diyor ki şimdiki zaman ve gelecek zamanda nesne büküme uğrar. Şöyle söyleyelim.
Şu anda bu zamanlarda hep işte es, tu, eu, em, hun, ev yani yalın zamirleri kullanıyorduk. Zamir yalın olduğu zaman nesne bükümlü halde olmalı. Yani iki tane yalını yan yana kullanmıyoruz. Aynı şekilde iki tane bükümlü halde yan yana kullanmıyoruz. Bu söylediğim şimdilik biraz havada kalabilir. Geçmiş zaman konusuna geçince orada daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Örneklerimize bakalım. Ez duhum az önce gördüğümüz gibi ben yiyorum. Bunda bir şey yok. Ama ben yediğim şey elma ise ben elmayı yiyorum demem gerekiyor. Ne dedik? Elmayı anlamını vermek için hep bükümlü halde kullanıyoruz. Es sevduhum. Burada elmanın cinsiyeti dişil kabul edildiği için şuradaki dişil olan eki kullandık. Evet arkadaşlar. Aynı şekilde gelecek zamanda yine büküme uğratmam gerekiyor. Eze sevduhum. Ben elmayı yiyeceğim demem gerekiyor. Kelandın fiilinde bakalım tuduk elini tamam burada her şey normal. Ama o kaynayan şey su ise benim demem gerekiyor ki sen suyu kaynatıyorsun. Tu ave dikelini. Ave dikelini. Bakın biri sade biri bükümlü. Ya da tuye bükelini sen kaynatacaksın. Tuye ave bükelini sen suyu kaynatacaksın. Arkadaşlar ilk o fiil grubunda kelin kaynamak fiili de vardı. Ama mantığını siz de kurabilirsiniz. Kaynamak geçişli değil. Yani nesne almıyor. O yüzden ben nesneyi büküme uğratamıyorum o tür fiillerde. Şu anda elimde bir nesne yok. Kelin fiili için, kaynamak fiili için söylüyorum. Hani neyi kaynamak, işte kimi kaynamak, bu soruların cevabı olmadığı için onu geçişsiz kabul ediyoruz ve nesne almıyor fiil. Ama kelandın kaynatmak, neyi kaynatmak, suyu kaynatmak, çorbayı kaynatmak bunların cevabı var yani bu geçişli bir fiil. Vekirin açmak fiili evvedike. Yine bunda bir problem yok. O açıyor. Ama nesne kullanacaksam ev paceye vedike. O pencereyi açıyor. Tüyeveki sen açacaksın. Tüye paceyeveki sen pencereyi açacaksın. Em amadedekin biz hazırlıyoruz. Eğer orada yine nesneyi belirteceksem em şive amadedekin biz akşam yemeğini hazırlıyoruz. Ya da emi amadedekin gelecek zaman cümlesi biz hazırlayacağız ama emi şive amadedekin biz akşam yemeğini hazırlayacağız demiş oluyorum. Arkadaşlar şimdi el seve dokum dersek az önce söylediğim şey ben elmayı yiyorum. Burayı anladık artık. Ancak burada elmayı dediğim şey belirli değil mi? Hangi elmayı yediğim belli. Çünkü çok spesifik konuşuyorum. Ben elmayı yiyorum diyorum. Ne bınafkiri, tavanga ne bınafkiri değilse artık o herhangi bir elmayı ya da bazı elmaları o belgesizlik haline vereceğim. Yani bu slaytımıza o belgesizliği vermeyi öğreneceğiz. Zaten yine ilk kurda artık çok üstünden geçmiştik bu bınafkiri ne bınafkiri. Belirtili belgesiz, belirtili belgesiz. Bunları öğrenmiştik. Sanırım çağrışım da yapıyordur. Şimdi tek tek bakalım. Es-seyve duhum. Ben elmayı yiyorum. Bunun İngilizce karşılığı da I eat the apple. Yani the dediğim şey burada çok artık spesifik. Kastettiğim elma çok spesifik. Ama ben bunu belgesiz yapmak istersem, yani herhangi bir elmayı anlamını vermek istersem, nasıl söyleyeceğim? Es seveke duhum. Es seveke duhum. Ben herhangi bir elmayı yiyorum. Yani tabii ki bunun çevresi yine ben elma yiyorum. Ama böyle herhangi bir elma. Hani hangi elma olduğu belli değil. Bunun İngilizce karşılığı da I eat an apple dediğimizde orada yani herhangi bir, hangi elma olduğu belli değil. Yeşil elma mı, kırmızı elma mı, tatlı mı, ekşi mi hiçbir şey belli değil. Bir belgesizlik var. Buradan neyi çıkarıyoruz? Bakın sev, elma kelimesi gördüğümüz gibi mor. Bunları da görmüştük değil mi? Bir şey mor olunca hemen dişil olduğu aklınıza gelecekti kelimenin. O zaman ne diyebiliriz? Dişil olan kelimeler için ya da şu e'leri benzetebilirsiniz. Şuradaki e'leri. Belgesizlik anlamını eke ile sağlıyorum. Eke ile sağlıyorum. Eğer nesnem erilse bunu nasıl yapacağım? Ezi hani bıkırım dersek ben evi alacağım. I will buy the house. Ben evi alacağım. O ev çok belli. Ancak ezi haniye ki bıkırım dersem o evin hangi ev olduğu belli değil. Ben
Ben bir ev alacağım ama hangi ev, nerede, büyük mü, küçük mü hiçbir şey belli değil. Bu belgesizliği şuradaki etkiyle sağlıyoruz. Bunun İngilizce karşılığına I will buy a house diyebiliriz. Şuradaki o anlamını, o belgesizlik anlamını veriyor. Tabii ki yine çağrışım yaptığı üzere ekler yekten geliyor ve bir anlamını veriyor. Yani tekillik anlamını veriyor. Peki nesnemiz çoğulsa nasıl yapacağız? Eğer belirtiliyse az önce gördük. Es sevaran benim, ben arkadaşları görüyorum. Burada hem çoğul yaptık hem de nesneyi büküme uğrattık. I see friends diyorum. Ancak ben bazı arkadaşları görüyorum demem için yine bükümlü hali ve belgesizlik halini kullanmam gerekiyor. Es hevalnan benim. Es hevalnan benim. Artık buradaki bu ınan, I see some friends, buradaki some anlamını veriyor. Yani bazı arkadaşları görüyorum. O bazı anlamını veriyor. Özetleyecek olursak arkadaşlar, eki, dişil ve tekil olanlar için kullanılıyor. Eki yine eril ve tekil olanlar için kullanılıyor. Inan ise çoğul olan durumlar için kullanılıyor. Şimdi bir de yine artık bizim klişemiz oldu. Bunların nereden geldiğine bakalım. Çok basit arkadaşlar. Ek, ın hep gördüğümüz şeyler. Biri ek, yekten geliyor, tekillik veriyor. In, hından geliyor, çoğulluk veriyor. Bizim o ilk gördüğümüz V'den E geliyordu, V'den I geliyordu, Van'dan An geliyordu. Tavanga bınafkir yani belirtili bükmekleri. Bunlar yan yana gelerek belgesiz bükmeklerini veriyor. Ek ve eke, dişil ve tekil için. Ek ve eki, eril ve tekil için. In ve an, ınan, bu da çoğulluk için arkadaşlar. Nihacem derbasi hingariya xobibin ve kerga. Burada bir sene hunci hatta deste ve tahmin bikin bersi ve o em behev dure çekin. Rengin şin qastan neritiye dike. Rengin morçi qastan metiye dike. Kamp hev dure binerin. Ez kes nabinim. Hevanu binerin burada kartafin tavange gavatına be ez kes nabinim. Vate ne kim dimine usa kals dimine. Devez bresera xo bitawine. Burada breser şine ango ev kes mere. Skala mere gitkim. نخوازی چا بچم به دوانگن نبنافکرمی داکرم. دوانگن نبنافکریانیر چی bu? Ez keseki nabinim. Arkadaşlar dedik ki ez kes nabinim, ben kimse görmüyorum ama ben kimseyi görmüyorum diyeceğim ve böyle kastettiğim kişi de herhangi bir, yani herhangi kimseyi görmüyorum. O yüzden ne yapıyorum? Bu arada maviyle belirttiklerim, örneğin bu kes hem dişi olabilir hem eril olabilir. Maviyle belirttiklerim eril. O yüzden de eril olan eki getiriyorum. Em derbasiya duyan bibin ev legund ye. Emi dvirde emi bitawinin emi çima bitawinin hevano kabın erilme gotu bu her tim pışta çek ditawe. Pışta çek ditawe. Heke kamasiyan ve hebin تقاز لأفضل كم بنيرج خو وأنا قاجنا دريجن وأفتشتين جرينجن هكذا بخازن زماني خو ببيش بخن أو لجوند يه هكذا في درجة نبينن هكذا بيجم أو لجوند إنسان ما يزافت بكارن لهوانو إيدي جوري رزمان نفتيمه تبهم تشتكي نولي زده بكن tam binirim bersifçiye أو لجوندكيه أو لجوندكيه Ez çi didim wataya ve legundeki ama evgund kijan gunde emnizan. Arkadaşlar burada yine ne demiştik? Edattan sonra mutlaka büküme uğruyordu. Ben büküme uğratacağım. Burada eril bir kelime görüyoruz. Mavi renkte belirtilmiş. Ev legund, eğer ben legundeki dersem o herhangi bir köyde. Daha doğrusu o bir köyde ama o köy herhangi bir köy. Karşıdaki bunu anlar, yani o köyün belirsiz olduğunu. Em derbasiyasiyen bibin limalekemizin liser paldank rudnim. Limalekemizin liser paldank rudnim. Emi çi bikin paldank bitawine. Ve emi davangan ne binafkiriye bitawine. Şoj rengi vücut diyarı zayında ve emi çi beşin liser paldan keke rudnim. Min ev minak ji ber vê da hevano maleke mezin
maleke masın, vırde ve katandeke, hem vanaç bir nakın, vırde piştaçet tavuyaye, çbervişi kartafat tavan geldiye. Eke u eke lihevdu nekın. Evet arkadaşlar, burada bu örneği vermemin sebebi iki tür ek görüyoruz burada. Birincisi şurada vekatandek dediğimiz o tamlamalarda ilk kelimenin aldığı, hatta burada da vekatandek ne binafkiri, malekemazın yani herhangi büyük bir evde. Ama bakın bu tamlamada ilk kelime ne dedik? Büküm hali her zaman ikinci kelimede olur. Ve edatlardan sonra da kelimelerimiz, isimlerimiz büküme uğruyor. O yüzden ser haldan keke dediğimde herhangi bir koltuğun üstünde oturuyorum. Büyük bir evde herhangi bir koltuğun üstünde oturuyorum. Bunları birbirine karıştırmıyoruz. Büküm ya tamlamalarda ikinci pozisyonda ya da edattan sonra geliyor ve geldiği başka durumlar var. Bunu da büküm konu derse çok ayrıntılı göreceğiz. Brahim'in dejmire kras bükre. Ev diyarı kubresere çi bükre kras bükre. Bersifeye. Le tiştek kemedi fırda deven bresere bıtavinin. Cibarku dema beye, dema beyde breser bıtavı. Brahim'in dejmin re zayende krasi diyare nexwaz şava bejim. Kraseki bükre. Ronahi dike tiştek bıxuyne. Dîsa divê bitawe, pozisyona breserê de dîsa. Ev jî dema beyan nêzik e. Ronahî dike zayenda pirtûkê diyar e. Pirtûkekê bixwîne. Me breserê tamam dîsa. Zilamekî xemgîn ji welat vedigere. Em hîn bûn pişta çêkişî ditawe. Em ê divir dita wanga nebin afkirî bikarbînin. Welat ew nêrî bersivê jî dizanin wek van beyanî. Ez ê bêjim çi zilamekî xemgîn ji welatekî vedigere. Min ev mînak ji bo vê da hevano zilamekî welatekî. Em du hep ekî dibînin lê hevdû nexin. Zilamekî xemgîn divir de veqetan dike ji welatekî divir de tawange. Arkadaşlar burada iki tane eki görüyoruz. Yine bir tanesi o zilamekî xemgîn üzgün bir adam ama burada ilk pozisyonda olduğu için veqetan dek almış. Burada ise edattan sonra geldiği için büküm eki almış. Jivelateki vetkere. Bir ülkeden dönüyor. Üzgün bir adam bir ülkeden dönüyor. Herhangi bir ülkeden. Burada yine belgesizlik var. Eğer bunlarla ilgili eksiğiniz varsa bu anlaşılır bir şey. Çünkü birçok kişinin zorlandığı bir konu bu. O yüzden kötü de hissetmeyin. Üstüne gidebilirsiniz. Çok ayrıntılı işleyebilirsiniz. Ya da böyle kendi kendinize kodlayabilirsiniz. Benim hep söylediğim gibi işte ilk pozisyondaysa veqetan dek alır. İkinci pozisyondaysa da sondaysa tavan büküm haline alır. Ya da işte edattan sonraysa büküme uğrar. Bu şekilde söyleyebilirsiniz, öğrenebilirsiniz bunları. Hevalin heca em hatin daviya vaneya xwe hêvî vaneyeke bi gerhatî bu sûda var bû. Heta vaneyeke din xwe baş binêrin bi hêviya hevdîtine. Eli hevalin heca umqeratın ferga kurdi ev vaneya duyem a asta duyeme ve vaneyde eme hın gıhanekin bingehin bibinin gıhanekçi bu peşembersva ve pırsebidin gıhanek hevalno hevokan anji peyvan behevdure gredide yani em tiştenkin em bisaya gıhanekan edi direçtikin hevokin direç kompleks sazdıkın ve vaneyde eme gıhanekin demki binerin yani aliye deme ve eme behevdure grebidin. Arkadaşlar ikinci kurun ikinci dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde bazı temel bağlaçları öğreneceğiz yine. Bu bağlaçların görevi zamansal olarak bir mantık kurarak cümleleri birleştirmek. Birazcık özet verecek olursak arkadaşlar. Örneğin piştiku, zaten bunu bağlaçlarda da edatlarda da görmüştük. Piş tek başına hem sırt demekti hem de sonra anlamını veriyordu. Sonra arka anlamını veriyordu. Eğer ben piştiku dersem artık konum olarak değil, zaman olarak sonra anlamını veriyorum. Bu İngilizce'deki after'a karşılık geliyor. Aynı şekilde very önce anlamını veriyor. Önce anlamını veriyor.
Ben beriku dersem artık zamansal olarak önce anlamını vermiş oluyorum. Bu da İngilizce'deki before'a karşılık geliyor. Demaku ise arkadaşlar, dem zaten zaman demekti. Aynı anda olan eylemleri birleştirmek için kullanıyoruz. Yani aynı anda oluyor. Biri önce biri sonra değil. Bu da İngilizce'deki when'e karşılık geliyor. Hani biz Türkçe'de diyoruz ya, sen geldiğinde ben gidiyorum. O dığımda, diğinde biraz bu anlamı veriyor. Naham derbasi vanaya xwe Pêşî piştî ku tê, em li hevoka xwe binêrin. Ez ê biçim malê, ez ê şîvê bixwim. Binêrin. Ya yekem çi ye? Çûna malê. Ya duyem çi ye? Xwarina şîvê. Ez ê niha vaneka bi hevdû re girê bidim. Pêşî çûna malê çêdibe newsa, ez ê bêjim piştî ku ez biçim, piştre çi çêdibe? Xwarina şîvê çêdibe. Ez ê şîvê bixwim. Pêşî diçim, piştre dixwim. Piştî ku ez biçim malê, ez ê şîvê bixwim. Ew ki binêrin bala xwe ji aliyê rêzîmanê ve bidin, divir de ê tune ye. Divir de ê tune ji ber ku ev ne deme êdî. Ev ne deme. Piştî ku ez biçim malê. Divir de ez dîsa referansek diyar dikim. Kîjan deme, ez ê şîvê bixwim. Ev deme. Ji ber vê jî ez divir de dema bê bikartînim. Arkadaşlar piştiku dedik ki zamansal olarak sonra anlamını veriyor. İlk cümlemize bakalım. Eze biçim mali, ben eve gideceğim. Eze şive buhum, ben akşam yemeğini yiyeceğim. Önce hangisi oluyor? 1 numaralı eylem eve gitme durumu oluyor. Daha sonra da 2 numaralı eylem olan yemek yeme durumu oluyor. Yani birden sonra 2 geliyor. Ben piştikuyu sonra anlamını ne zaman kullanacağım? Birden sonra kullanacağım. Bu yüzden ben bu cümleyi nasıl söylüyorum? Eve gittikten sonra yemek yiyeceğim. Peki bunun Türkçe karşılığı ne? Piştiku ez biçim mali, ez şive buhum. Gramer olarak da inceleyelim. Arkadaşlar eve gittikten sonra burada bir zaman kavramı yok artık. O yüzden bakın eze, piştiku eze biçim demiyoruz. Buradaki gelecek zaman anlamını veren e'yi kullanmıyoruz. Ne zaman kullanıyoruz bunu? Yemek yiyeceğim dediğimiz zaman o gelecek zaman ifadesini veriyoruz. Yani bu tam bir gelecek zaman cümlesi. Bu ise yine daha önce de çok defa gördüğümüz bu ile yapılan bir tip arkadaşlar. Ayrıntılı örneklere bakalım. Hevalu em binerin, liminakan binerin. Piştiku ez bixabitim, ez ê bêhna xwe vedim. Pêşî ez dixabitim newsa, pêşî dixabitim, piştre bêhna xwe vedim. Ev ya yekeme, ev ya duyeme. Piştî ya yekem, ez ya duyem çêdikim. Piştîku ez bixabitim, ez ê bêhna xwe vedim. Dîsa binêrin, divir de dem tune ye, divir de dema bê heye. Piştîku ez sparteka xwe çêkim, ez ê rakevim. Ev ya yekeme, çêkirina spartekan, ev ya duyeme, raketim. Piştî ya yekem ya duyem de. Ez ê çawa bêjim? Piştîku ez sparteka xwe çêkim, ez ê rakevim. Dîsa divir de ê tune ye, ev hevoka dema bê ye. Ev lêkereke her du jî lêkerên pêk hatîne bi pêşkiran çêdibin, van de bi dike tevano. Piştî ku vîrusa koronayê xilas bibe, ez ê bigerim. Ev ya yekeme, ev ya duyeme. Piştî vê ez ê ya duyem çêkim. Ango, piştî ku vîrusa koronayê xilas bibe, ez ê bigerim. Piştî ku ez te bigerim, ji malê derkeve. Ya yekem gerîne, ya duyem derketine. Piştî ku ez li te bigerim. Piştî ya yekem, ya duyem hat. Dîsa ev bibûye çêbûye, ev lêkereke bi pêşkirê çêbûye pêk hatiye û bi divir de ketiye. Derketin. Piştî ku birayê min paqijî bike, ew ê ji min re qehweyekî çêke. Ya yekem çi ye? Paqijkirin e. Birayê min pêşî paqij bike. Ya duyem çi ye? Qehwekî çêke. Ez çi dibêjim? Piştî ya yekem ya duyem de, piştî ku birayê min paqijî bike, ew ê ji min re qehweyekî çêke. Arkadaşlar gördüğünüz tüm cümleler piştiku, yani bu yapıldıktan sonra bu olacak gibi bir cümleler. Hepsinde dediğimiz gibi piştikuyla kullandığım, yani bu bağlaçla kullandığım cümlelerde bir zaman kavramı yok. O gelecek zaman kurmadım bunlarla ilgili.
Hepsinde ikinci cümlede var. Hepsinde birinci eylemden sonra ikinci eylem gelecek. O yüzden birinci eylemden sonra ben o sonra ifadesini kullanıyorum. Örnek verecek olursak, piştiko ez bıhabıtım. Ben çalıştıktan sonra ez behna khobedim. Dinleneceğim. Ben dinleneceğim. Piştiko ez spartaka çekim. Ödevimi yaptıktan sonra ez rakevim. Uyuyacağım. Piştiko virüsa koronaya halas bübe. Koronavirüsü bittikten sonra ez bıgarım. Ben gezeceğim. Piştiko ez bıgarım. Seni aradıktan sonra jimali derkeve. Evden çık. Bakın bu da bir emir cümlesi. Gördüğünüz gibi gelecek zaman olmak zorunda değil. Ama bildiğimiz bir kalıp olması lazım. Burada örneğin emir cümlesi var. Bunları da görmüştük. Nasıldı mesela? Emir cümlesi de b ile oluşan bir yapıydı. O yüzden örnek alarak oluşmuş. Fiillerde o b düşüyordu. Derkeve burada artık b'yi görmüyoruz. İşte İbrahim'in pakıcı bike, abim temizlik yaptıktan sonra evcimre kahve içecek. O bana bir kahve yapacak. Yine burada gelecek zaman cümlesi görüyoruz. Yine gelecek zaman da bu ile oluşan bir yapı, fiilimiz. O yüzden örnek aldığı için kırın, kırından kırın olduğu için buradaki bu düşmüş artık. Bunu ayrıntılı görmüştük kırın ve kırın değil mi? Her ikisi de yapmak demek oluyordu. Ama kırın İngilizce'deki do'ya benziyor. Kırın ise İngilizce'deki make'e benziyor. Türkçe'de ikisini de yapmak diyoruz. Şöyle söyleyebiliriz. Kırında bir şeyi sıfırdan yapıyoruz, üretiyoruz gibi. Yani olmayan bir şeyi yapıyoruz gibi. Örneğin kahve. Kahve önce ortada yok. Bir emekle biz onu yapıyoruz. Kırın ise normal böyle spor yapmak gibi olan yapmak eylemi. Aralarında böyle bir fark var. Yani her ne kadar Türkçe çevirdiğimizde ikisi de yapmak olsa da iki fiilin mantığı birbirinden farklı. Tıpkı İngilizce'deki gibi. Nahalcam varım berikuye. Emdisel hemen hevokebinlerin. Eze biçim mali, eze şive buhum. Şia yakem çiye, eze biçim mali, çunda maliye. Ya duyam çiye, pıştaşçıdıkın. Şiv duhum, eze şive buhum. Tekep pişti kubuya, mebgota pişti ku ez biçim mali, eze şive buhum. Mevederi femkir. Nahazi çi bejim, eze berikuye bejim. Beriku ez şive buhum, eze biçim mali. Beriku ez şive buhum, eze biçim mali. Eze kenge biçim mali, beriku şive buhum, eze biçim mali. Evet arkadaşlar, şimdi de bu Türkçe karşılığı önce anlamına gelen berikuyu görüyoruz. Dedik ki bu da İngilizce'deki before'a karşılık geliyor. Aynı cümleden devam edelim. Ben eve gideceğim, ben akşam yemeğini yiyeceğim. Şimdi önce dedik ki ben eve gittikten sonra akşam yemeğini yiyeceğim. Burada da diyeceğiz ki ben akşam yemeğini yemeden önce eve gideceğim. Tamamen ters mantık birbirine. Önceden ne oluyordu? Birden sonra kullanıyorduk yani sonra anlamını vermek için. Şimdi ise ikiden önce olmasını bastıracağız. İkinci olaydan önce olmasını bastıracağız. Bunu neyle sağlayacağız? Beriku ile sağlayacağız. Beriku ez şive buhum. Akşam yemeğini yemeden önce eze biçim mali. Ben eve gideceğim. Yine aynı şekilde görüyorsunuz burada zamansal bir kavramdan çok bir tip var. Burada ise gelecek zaman var. Akşam yemeğini yemeden önce eve gideceğim. Ne yaptık? İki tane farklı cümleyi zamansal mantığına göre birbiriyle birleştirdik. Daha uzun, kompleks bir cümle kurduk. Nahalci emli minakem beriku ebnerin. Beriku deyam biçe suke evi biçe mala ciranan. Kabnerin. Peşi çıdık evde. Peşi çıdıke. Ben webbinin. Peşi diçe mala ciranan. Peşi diçe suke. Kabnerin. Beri biçe suke diçe mala ciranan. Emi çağa girebidin. Beriku deyamın biçe suke evi biçe mala ciranan. Disa ciheku bukhane geçettin demek diyar nakın. Ya hevoka diyem demek diyardike. Beriku ez razım divi ez vi kari bikadinim. Beriku ez razım bey razına xwe divi ez vi kari bikadinim. Beriku tu weri li min bigere. Tu hê nehatiyî lê beriku tu werî li min bigere. Hê hatina te çêne bûye, tu hê nehatiyî tê li min bigere pişta jî tê werî. Ez bawer dikim me êdî ev der me fehm kir. Berî ku zivistan were em ê hin amadehiyan bikin.
Pêşî em amadehî dikin piştre zivistan tê ne wisa. Yani bê ku ew zivistan were em ê hin amadehiyan bikin. Dîsa divir de tiştekî demkî tune divir de heye, dema bê heye. Hevoka din berî ku ez te bixim bicehme ji vir. Berî ku ez te bixim hêmil te nexistiye. Berî ku ez te bixim bicehme yani here ji vir. Evet arkadaşlar, şimdi de o önce anlamına gelen örneklere devam ediyoruz. İlkinde olduğu gibi, piştikuda olduğu gibi burada da bağlaçla kullandığımız kısım bir zamansal ifade belirtmediği için burada o e'yi kullanmayacağız. Daha doğrusu gelecek zaman ifadesi belirtmiyor. O yüzden gelecek zaman cümlesi kurmayacağız bunlarla birlikte. İkinci cümleyle kuracağız. Örneklere bakalım. Beri kudiyamın bitesuke, annem çarşıya gitmeden önce evi biçe mala ciranan, o komşuların evine gidecek. Önce komşulara gidiyor, sonra çarşıya gidiyor. Çarşıya gitmeden önce komşuların evine gidecek. Tam olarak bunu söyledim. İkiden önce olan olayı söyledim ve ikinci olaydan yani çarşıya gitmesinden öncesini vurguladım Beriku ile. Beriku ez razım dvez vikari bikadinim. Yatmadan önce bu işi bitirmeliyim. Yatmadan önce bu işi bitirmeliyim. Razan örnek alarak oluşmuş bir türemiş fiil. O yüzden b'yi burada görmüyoruz. Burada ise normal dve ile oluşan bir cümle var. Tıpkı az önce emir kipi olan cümle gibi. Beri kutu verilmin bir kere gelmeden önce beni ara. Şimdi bir gelmesi var, bir beni araması var. Benim istediğim ne? Öncesinden beni araması. Yani burada bir dediğim olay araması, iki dediğim olay gelmesi. İkiden önce diyeceğim yani gelmeden önce bunu vurguluyorum. Beri kutu veri. Gelmeden önce limin bir kere beni ara. Beri kuzivistan vere emehin amadehiyan bakın. Kış gelmeden önce bazı hazırlıklar yapacağız. Kış gelmeden önce. Önce hazırlıkları yapıyoruz. Daha sonra kış geliyor. Birinci olay hazırlık, ikinci olay kışın gelmesi. Kış gelmeden önce yani ikinci olay gelmeden önce bir olacak. Emehin amadehiyan bakın. Beri kuezde bıkım bıcehmecdir. Seni dövmeden önce bıcehmecdir biraz idiom böyle yani defol buradan anlamına geliyor. Seni dövmeden önce defol buradan. Bunu söylüyorum. Yine seni dövmem örneğin bu cümlede sonra olacak bir şey. İkinci olay. O yüzden o ikinci olaydan önce defolması. O yüzden ne diyorum? İkiden önce yani seni dövmeden önce diyorum burada. Em werin demakuye. Med astaya kem de evmişar diyeti bu. Med naha cardin lebnerin. Ligori mantığa demeye mübnerin. Ez de dibinim. Ez kev hoş dibim. Hevanu divan her du hevokan deci. Emin havaneka grebidin. Ledi her du hevokan deci. Ez naxwazim bine kîjan pêşî çêbûye kîjan piştre çêbûyê xêz bikim. Ez dixwazim çi bêjim her du di heman demê de çêdibin. Dîtina min û kêfxweşiya min. Bi hev re çêdibin. Ji ber wî ez wek kîjan pêşî kîjan piştre wek vê nanêrim yani. Ez wek heman demê de çêdibin lê dinêrim û çawa dibêjim dema ku ez te dibînim ez kêfxweş dibim. Arkadaşlar bu demaku zaman anlamı aynı zamanda oluşma anlamı veriyordu ve birinci kurda bunu görmüştük. Biraz değinmiştik buna. Cümlelerimize bakalım. Este dibinim, ben seni görüyorum. Eske hoş dibim, ben mutlu oluyorum. Arkadaşlar bakın ben seni görüyorum. Ne oluyor burada? Nesne büküme uğruyor. Ne demiştik? Şimdiki zaman cümlesinde ya da geniş zaman cümlesinde ya da gelecek zaman cümlesinde nesne büküme uğrar demiştik. Bükümlü halde kullanılır. Burada da örneğini görüyoruz zaten. Şimdi zamansal olarak bakalım bu iki kavrama. Seni gördüğümde mutlu oluyorum. Tam olarak demek istediğim şey bu. Bunu nasıl birbirine bağlayıp tek cümle yapıyorum? Demaku ile yapıyorum. Demaku estedibinim, seni gördüğümde eski hoş dibim, mutlu oluyorum. Bunu gava ile de söyleyebiliriz. Bu da çok yaygın. Gava estedibinim, eski hoş dibim. Bu diğerlerine nazaran biraz daha Türkçe mantığa yakın yani. Nasıl şöyle ki burada belirtmek istediğim, altını çizmek istediğim şey hangisinin önce ya da sonrası olması değil. Altını çizmek istediğim şey o
seni görünce mutlu olmam, aynı anda olmaları, mutluluğumun o seninle gelmesi. O yüzden burada hangisi önce hangisi sonrası diye bakmıyorum. Direkt seni gördüğümde mutlu oluyorum diyorum. Nahajı emminaken dema kuyabilirim. Dema baharte kulilk vedibin. Dıvırda ya gring boğumun kijan peşi, kijan paçin ne ebe. Ev ve buna kulilkan bi bihar çekti. Evet. Şber veje dema kuye ve kredittim. U hevalname gotubuş bu dema kuye bi taybeti ev ku hinek opsiyonele medastayken de gotubu un hacı dibinin şvay. Kutneye. Un karim bejin dema kuyci, un karim bejin gavacı, un karim bejin demacı. Dema baharte kulilk vedibin. Mina kadın dema kuam verin cemhev em hevdu hem bezbikin. Disa ya gring kijan peşi kijan piçrenne eve ya gring çiye ev du bu yer civak hevin ez binevi xezdikim. Şiber vi ez bid dema kuye ve kredidim vad her du hevokan. Dema ku ez linçeyan dinerim ez aciz dibim. Disa ya gring kijan peşi kijan piçrenne eve ya gring aciziyamın u nerinam minan nuçeyan bi heman demeçet be. Evet, şiber vi ez disa dema kuye bir kartinim. Dema ku ez dengê diya xwe dibîzim, ez pir kêf xweş dibim. Dîsa ya giring pêşî piştre eve, ya giring çiye kêfxweşiya min û işte bîstina dengê diya min e. Ev bi heman şeklî, heman demê de çêdibin ev e. Dema ku gundê min tê bîra min, girî dikeve qirka min. Dîsa ez naxwazim bêjim pêşî işte girî ket qirka min an jî pêşî gundê min hat bîra min. Ez vanika naxwazim bêjim. Ez dixwazim bêjim yani heman demê de çêdibin ev tişt. Ne giringek kijan pêşî kijan pişre. Bu yer ji bo min giringin. Ji ber ez dîsa bi dema kuye ve kreditim. Arkadaşlar şimdi dema ku ile ilgili olan cümlelere bakalım. Dema bahar te kulilk vedbin. Bahar geldiğinde çiçekler açar. Böyle söyleyebiliriz. Bunu dediğim gibi Türkçe motomot çevirebiliriz. Yani o dığında anlamını verdiği zaman kullanabiliriz dema kuyu. Burada ku'nun olmadığını görüyoruz. Çünkü bunu birinci kurda söylemiştik. Ku birçok yerde opsiyonel aslında. Dema ku'da da hem dema diyebilirsiniz, hem dema ku diyebilirsiniz, hem gava diyebilirsiniz. Hep aynı anlamı verecek. Dema ku'm verin cem hev, em hevde hem bezbikin. Yan yana geldiğimizde birbirimize sarılacağız. Bunu söylüyorum. Biz yan yana geldiğimizde birbirimize sarılacağız. Burada öncesi hangi olay, sonrası hangi olay önemli değil. Önemli olan o, yani hemen hemen aynı anda oluyorlar. Önemli olan bu. O yüzden önce ya da sonra diye altını çizmeme hiçbir şeyin gerek yok. Dema ku ez nûçeyan dinerim, ez aciz dibim. Haberlere baktığımda aciz dibim nasıl çevirebiliriz? Sinirleniyorum gibi. Hem sıkılmak anlamı var hem sinirlenme anlamı var. Yine mantık olarak bakarsanız diyebilirsiniz ki ben önce haberlere bakıyorum sonra işte sinirleniyorum. Ama benim altını çizmek istediğim şey bu değil. Önemli değil. Burada vermek istediğim şey haberlere bakınca sinirli olmam. O yüzden dema ku ile bağlıyorum. Bunu böyle de çevirebilirsiniz. Dema ku'nun kendinlerim yani haberlere baktığımda ya da haberlere baktığım zaman. Bu da direkt motomot çevresi oluyor zaten. Dema ku ez dengê diya xwe dibîzim, ez pir kêfxweş dibim. Annemin sesini duyduğum zaman ya da annemin sesini duyduğumda çok mutlu oluyorum. Dema ku gundê min tê bîra min, köyüm aklıma geldiğinde girî dikeve qirka min. Boğazım düğümleniyor gibi düşünebilirsiniz bunu. Girî dikeve qirka min bu bir idiom, deyim yani. Boğazım düğümleniyor. Buna benziyor anlam olarak. Yine benim için önemli olan işte önce köy mü aklıma geliyor, sonra mı boğazım düğümleniyor? Bu değil kesinlikle. Aynı anda olması. O yüzden bunları dema ku ile birbirine bağlıyorum. Em nihacı hindariye xwe binêrin, hevalno dibe hindariyede em ê bi du şeklan em ê hevokên xwe saz bikin. Bi berî ku ye û bi piştî ku ye. Em binêrin û jî pêçî bi xwe bifikirin. Ez ê sparteka xwe çêkim, îpûcekê piştre, ez ê li fîlmekê temaşe bikim. Em ê bi her du şeklan jî çêkin. Nihan bir yar bidin, ya yekem eve ne olsa Spartaka çêkirina Spartakan, ya duyem çiye temaşekirina fîlmê. Nexwaz karim bêjim
Pişti yekem duyemti. Ançı beri duyem yekemti. Em bi her du şiklan jî çêkin. Em binêrin. Piştî ku ez sparteka xwe çêkim, ez ê li fîlmekê temaşe bikim. Bereva jî vê hevokê çiyevalino nexwe wek mantık berê ku ez li fîlmekê temaşe bikim, ez ê sparteka xwe çêkim. Ne wisa? Berê ku ez fîlmekê temaşe bikim, ez ê sparteka xwe çêkim. Niha bi heman şeklê em ê vê jî çêkin. Em ê bexdanûsan biçînin ya yekem û em ê wan bifroşin ya duyem. Piştî yekem duyem tê, berî duyem yekem tê. Nexwe em dikarin çawa bêjin? Piştî ku em bexdanûsan biçînin, em ê wan bifroşin. Piştî yekem duyem hat. Niha jî em ê bêjin berî em wan bifroşin, em ê biçînin. Berî ku em bexdanûsan bifroşin, em ê wan biçînin. Di hevoka din de jî havîn dibe, hewa zav germ dibe. Ez naxwazim binê ew kê xêz bikim pêşî havîn tê an piştre ez naxwazim binê vê xêz bikim. Ez dixwazim çi bêjim? Germbûna hewayê bi havînê çê dibe. Nexwazê çi bikim? Ez ê bi dema ku yê ve bi hev dûregirê bidim. Dema ku havîn dibe, hewa zav germ dibe. Anca ez karim bêjim dema havîn dibe, hewa zav germ dibe. Anca gava havîn dibe, hewa zav germ dibe. Hemen işte. Arkadaşlar bu cümleleri her iki yolla da birleştirdik örneklerde bugünkü alıştırmamızda. Bir de Türkçe olarak özet geçelim. Ez ê sparteka xwe çêkim, ödevlerimi yapacağım birinci olay. Piştre ez ê li fîlmekê temaşe bikim. Sonra bir film izleyeceğim. Şimdi birincisi ödev yapmak, ikincisi film izlemek. O zaman ben bunu nasıl söyleyebilirim? Ödevlerimi yaptıktan sonra film izleyeceğim ya da film izlemeden önce ödevlerimi yapacağım. Her iki şekilde de yaptık. Her iki şekilde de oluşturduk. Piştî ku ez sparteka xwe çêkim, ez ê li fîlmekê temaşe bikim. Ödevimi yaptıktan sonra film izleyeceğim. Berî ku ez li fîlmekê temaşe bikim, ez ê sparteka xwe çêkim. Bir film izlemeden önce ödevimi yapacağım. Aynı şekilde oluşturduk. Şimdi aynı şekilde ikinci cümleye bakalım. Em ê bexdanûsan biçînin, maydanozları biçeceğiz, biçmek. O em ê wan bifroşin ve onları satacağız. Şimdi önce maydanozları biçiyoruz. Daha sonra da onları satıyoruz. Birincisi biçmek, ikincisi satmak. Birden sonra iki geliyor. İkiden önce biri geliyor. Şimdi bunu cümleye döküyoruz artık. Piştî ku em bexdanûsan biçînin, maydanozları biçtikten sonra em ê wan bifroşin, onları satacağız. Berî ku em bexdanûsan bifroşin, maydanozları satmadan önce em ê wan biçînin, onları biçeceğiz demiş oluyoruz. Son örneğimiz havîn germ dibe, havîn dibe, hewa zav germ dibe. Yaz oluyor, hava çok sıcak oluyor. Şimdi burada benim için yani anlam olarak ben şeyi söylemem değil mi yani? Önce yaz gelecek, sonra hava ısınacak. Benim için önemli olan bu değil. Benim burada altını çizdiğim şey havanın ısınmasının yaz ile birlikte olması, yazın gelmesiyle olması. O yüzden beriku ya da piştiku demiyorum. Ne diyorum? İşte yaz geldiğinde havalar ısınıyor ya da yaz geldiği zaman havalar ısınır. Bunu söylüyorum. Demaku havin dibe, hava zav germ dibe. Hava çok ısınıyor. Gelî hevalên hêja em hatin dawiya waneya xwe. Ev wane hinek waneyek wisa hûrgulî bû. Em ê dê me tiştên bingehîn me çareser kirin, niha jî em hûrguliyan dinêrin. Hevokên dirêj em saz dikin. Hêvî dikim sûdewar bû. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik ve bu dersimizde böyle biraz uzun cümleler kurmayı öğrendik. Yani çok gramer gibi değildi de biraz ayrıntıya inmek gibiydi. İkinci kurun getirdiği bir şey olarak, bir getiri olarak. Bir dahaki dersimiz yine haftaya Perşembe günü olacak. O zamana kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eğer bunlarda sıkıntı çekiyorsanız, örneğin gelecek zamanda ya da şimdiki zamanda, geniş zamanda bunlarla ilgili çok ayrıntılı derslere zaten birinci kur derslerinden ulaşabilirsiniz. Onu da hatırlatmış olalım. İyi günler arkadaşlar. Gelî hevalên
hevalên hêja û xêratên fêrga Kurdî, îro mijara me divêtî û divêtiye, me di asta yekem de divêtiye bi berfirehî dîtibû lê ev her du zav tên tevlî hevkirin. Ji hêla watiyê jî ji hêla rastnivîsê jî. Em bala xwe bidin rastnivîsa wa. Hinek tên tevlî hevkirin ji ber wê jî min xwast em bi hev du rehîn bibin. Arkadaşlar 3. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde divêti ve dibêti kavramlarını işleyeceğiz. Divêti tanıdık gelecek çünkü birinci kurda ayrıntılı bir şekilde görmüştük. Zorunluluk kipi olduğunu öğrenmiştik. Ancak bu iki kavram hem yazılış olarak hem de anlam olarak biraz karıştırılıyor. O yüzden ikisini birlikte öğrenelim istedim. Divêti dediğimiz gibi zorunluluk kipi, dibêti ise arkadaşlar biraz olabilite, ihtimal belirtiyor bize. Şimdi kullanımlarına bakalım. Em derbasî waneya xwe bibin. Pêşî em hinek divê dubare bikin. Em mînakek bidin, divê ez biçim. Çi tê fehm kirin? Gavaz bêjim divê ez biçim, diyar e ku ez mecbûrim ku biçim. Ez hekez niçim tiştekî xirabê çêbe. Divê ez biçim. Pêşî divê tê, piştre kirde tê ji bo hevoka me ez û piştre jî pêveber tê. Biçim. Evê dî di hevokê de bu pêveber. Ev lêkera çûnê çawa tê kişandin? Bi heye ji bo erenî, ne heye bo neyînî, rayeka dema niha heye çe û qartafa kesanehiye wek mînak divê ez biçim ji bo li gorî ezê hatiye kişandin. Hevano bînin bîra xwe me çi gotibû? Hemû dem û raweyên ku bi biyê çêdibin em çawa neyîniya wa bi dest dixin? Gava em biyê radikin cêwî de netînin ew ê dî dibe neyînî. Ev di dema bê de jî wisa ye, divêtî de wisa ye, ferman de wisa ye, gava ez dibêjim biçe. Ew dibe ferman neyîniya wî çawa ye, dîsa ez biyê radikim dibêjim neçe. Her tim bi diçe netî dibe neyînî. Em lêkera yekem binêrin çûn lêkereke ku zav tê bikaranîn, koka wî tenê çêye, divê ez biçim, divê tu biçî, divê ew biçe, divê em hûn ew biçin. Li gorî kesan, li gorî kirdeyê, qartafên kesane tê hevano. Wekî din cihê divê her tim aynî ye, kirde xerû ye, lêker li gorî kirdeyê tê kişandin. Em li lêkereke din binêrin, xwarin, koka wî tenê xwe ye. Em ê neyînî bikin vê lêkerê, em ê çawa bêjin? Divê ez nexwim, divê ez nexwim, divê tu nexwî, divê ew nexwe, divê em nexwin, divê hûn nexwin, divê ew nexwin. Tenê bi rabû cêwî de nehat. Ew qas. Em li lêkereke pêkhatê binêrin, rabûn ji bûnê bûye rabûn, diyar e ku bi pêşkirê çêbûye. Di waneya borî de jî me dubare kiribû heke lêkerek bi pêşkirek çêbe, ew bi naye bikaranîn. Ew bi êdî dikeve. Lê ne tê bikaranîn. Em mînakan binêrin, divê ez rabim, divê tu rabî. Binêrin di navber de rabibim em nabêjin, rabim. Divê tu rabî, divê ew rabe, divê em hûn ew rabin. Hekez bixwazim neyînî bikim, divê ez diyar bikim ku ew lêker neyînî ye. Ez ê çi bikim? Ez ê neyê tênim bînim navbera ra û bêyê. Ra û koka dema niha. Divê ez ranebim, divê tu ranebî, divê ew ranebe, divê em hûn ew ranebin. Ew qas hadiye divêtî ew qas bu. Arkadaşlar divêyi zaten birinci kurda ayrıntılı görmüştük. Birazcık da özet geçelim burada. Kullanım olarak dedik ki zorunluluk gibi, örneğin gitmeliyim, gitmemeliyim, yemeliyim, yememeliyim. Bunu ifade ederken kullanıyoruz. Başta her zaman divêyi kullanıyoruz. Divê, tuttuk bunu. Sonra kirde yani öznemiz geliyor. Örneğin ben için ez, divê ez. Sonra da yüklemimiz gelecek. Örneğin çün gitmek fiili için divê ez biçim, ben gitmeliyim oldu. Peki bu biçim, yüklemim nasıl oluyor? Yani fiilim hangi şekilde kullanılıyor, çekimleniyor? Divêti için bu geliyor başa. Eğer olumsuz yapacaksam b'yi atıyorum yerine ne getiriyorum? Şimdiki zaman kökünü yine kullanıyorum. Ez için kişi eklini kullanıyorum. Yani benim öznem için gelen kişi eklerini kullanıyorum. Bir de arkadaşlar bunun altını çokça çizmiştik. Sadece divêti de değil.
B ile ilgili olan bir sürü biz kip de gördük, zaman da gördük. Bunların hepsinde olumsuz yaparken b'yı atıp yerine ne getiriyorduk? Örneğin emir kipinde böyleydi, gelecek zamanda böyleydi ya da yakın gelecek zaman mesela ezdikim biçim, gitmek üzereyim. Orada b'yı gördüğümüz her zaman b'yı atıp yerine ne getirerek olumsuz yapabiliriz cümlemizi. Şimdi fiil örneklerimize bakalım. Çun çokça kullanılan bir fiil. Kökü sadece ç, şimdiki zaman kökü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdiki zaman kökünü bir sürü yerde kullanıyoruz. Yani sadece şimdiki zamanda değil. Bunu da çokça belirttik. O yüzden bunu şu aşamada, ikinci kurda ezberlemeniz önemli. Zaten sıra sıra vermiştik. Çok kullanılanları liste şeklinde verdik. Onları mutlaka ezberleyin. Eğer onlara ulaşmak istiyorsanız da birinci kurun şimdiki zamanla ilgili 3 ayrı dersi vardı. Onlara bakabilirsiniz. Orada liste şeklinde var. Şimdi örneğimize bakalım. Ve ez biçim, ben gitmeliyim. Artık sadece özneye göre çekimleyeceğim fiilimi. Bu ve şimdiki zaman kökü aynı kalıyor. Özneye göre kartafa kesane çeşitli işte kişi eklerini getireceğim. Ve ez biçim, ve tu biçi, ve ev biçe, ve em hun ev biçin. Başka bir çok kullanılan fiil, huarın yemek yemek fiili. Bunun şimdiki zaman kökü sadece hue. Şimdi burada olumsuz yapacağız. Ne yapıyoruz? Sadece b'yı atıp yerine ne getiriyoruz? Yine raika demanha yani şimdiki zaman kökü kartafa kesane kişi eki aynı kalıyor. Ve ez nehum ben yememeliyim oldu. Şimdi bunu bütün öznelere göre çekimleyelim. Bütün zamirlere göre. Ve tu nehui, ve ev nehue, ve emhun ev nehun. Zaten çoğullar için olan kişi ekimiz aynıydı. In'dı sadece. In ve neydi? Şimdi de örnekle oluşmuş bir türemiş fiile bakacağız. Rabun fiili. Bu arkadaşlar bun olmak fiilinin başına ra örnekli gelmiş ve rabun uyanmak fiili olmuş. Örnek alarak oluşmuş fiillerde ne dedik? Bu düşer dedik arkadaşlar. Olumsuzunda değil ama olumlusunda b'yı kullanmıyoruz yani. Ve ez rabım ben uyanmalıyım dedik burada. Bakın bım değil. Ve ez rabım demiyoruz. Ve ez rabım diyoruz sadece. Ve turabi sen uyanmalısın. Ve ev rabe o uyanmalı. Ve emhun ev rabın biz uyanmalıyız. Siz uyanmalısınız, onlar uyanmalılar. Arkadaşlar olumsuzluğunu belirtirken neyi kullanmak zorundayız? Yoksa olumsuz olduğunu anlayamayız. Ama neyi yine nerede kullanıyoruz? Örnek ve şimdiki zaman kökünün arasında kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü hep tekrar ettiğimiz bir şey var. Türkçe'de her zaman önemli olan asıl fiil. Burada da asıl fiilimiz bun olduğu için, onun da kökü B olduğu için B'nin önüne getiriyorum ben ekimi. Her zaman asıl fiilin önüne gelerektir arkadaşlar. O yüzden olumsuz yapacaksam nasıl söyleyeceğim bunu? Ve ez ranebim. Ve tu ranebi. Ve ev ranebe. Ve emhun ev ranebin. Bu dvet yani zorunluluk kipinin özeti bu şekildeydi. Nihacem derbasi dibe kuyabilirim. Çoğuk vate dışbeçe dışbe belki ya Türkiye Kurdi de jihiye belki. Yani ne teni Türkiye. Dibe ku belki un karın her bir yancı bir karbinin. Em li hevok ebinerin. Dibe ku ez biçim amede. Dibe ku ez biçim amede. Em çi femdikin jivir? Dibe ku ez biçim amede li. Dibe ku ez ne çimji. Yani ne tekaze. Ne sersadi sad. Ez biçim amede. Tişteki uzatınaya. Teni ihtimal ekeyed burada. Dibe ku ez biçim. Dibe ku ez ne çim. Çava çedbe binerin. Dibe ku disa serideye. Disa kırda hatiye. Lekera meheye. Leker jitçiye pekti disa ne. Disa rayka demanha. Disa kartafa kesene. Aynıye. Eşkur femdikim. Ne dveyedi. Dibe ku ez. Dibe ku femdikim. Kudurda ihtimal ekeye. Hevano. Dibe tena sere xwe dibe lêkere jî çi ji vir tê lêkera bûnê tê ji lêkera bûnê tê ew kartefa demanha bê koka demanha jî ji bo keseseyem kartefa kesaneyê dibe kabinên çawa pêktî gava kesek ji were bêje wek mînak em qawekî vexwin dikarin bêjin erê dibe dîsa wek ew kekê burada. Yani ne tekaziyek ev. Arkadaşlar şimdi Dibeku'yu inceleyelim. Dibeku dedik ki bu olabilir anlamını veriyor. Bilmek anlamını veriyor biraz. Ve belki, Türkçesi belki
Kürtçe'de de çok fazla belki kullanılıyor. İkisini de kullanabilirsiniz. Şimdi cümlemize bakalım. Dibe koz biçim Ahmet'e. Ahmet'e gidebilirim. Ahmet'e gidebilirim ya da belki Ahmet'e giderim. Bu yani anlam olarak ikisi aynı şey. İkisinde de ihtimal var. %100 değil. Ben Ahmet'e gitmeliyim gibi değil bu. Gidebilirim de gitmeyebilirim de. Burada sadece bir ihtimali konuşuyoruz. Nasıl oluşuyor? Dibe'ye çok benziyor arkadaşlar. Dibeku geliyor dibe'nin yerine. İhtimal belirtiyor bize. Öznemiz geliyor burada. Bu örnek için as. Fiilimiz geliyor. Cümledeki yüklemimiz yani. Peki yüklem nasıl oluşuyor? Tıpkı dive'deki gibi. Olumlu için b, olumsuz için ne? Şimdiki zaman kökü ve kişi eki geliyor arkadaşlar öznemize göre. Bir de arkadaşlar dibeku dedik ki bu bir olabilite veriyor değil mi? Olabilite olmak fiili. Buradan aklınıza kalsın. Bun olmak fiiliydi. Bunun şimdiki zamanda üçüncü kişiye göre çekimlenmesi dibe. Ben dibe dediğim zaman olabilir anlamını veriyorum. Örneğin biri size bir şey teklif ettiğinde dibe derseniz olabilir. Bu anlama geliyor. Aslında dibeku da biraz buradan geliyor. Yani o olabiliteyi veriyor bize. Bunun şimdiki zaman kökünün B olduğunu söyledik. D şimdiki zaman eki. E ise üçüncü kişiye göre kişi eki. Arkadaşlar bunu belki ile oluşturacak olursak bu cümleyi. Belki ez biçim Ahmet'i. Bunu her durumda ikisi yerine kullanabilirsiniz. Şimdi örneklerimize bakalım. Naha cemiyaki xwebinirin. İro hava be'avre dibeku baran bibare. Em havayı dinlerim. Dibecin İro be'avre. Dibeku bibare le dibeku ne bareci. Ne tekaze, ne sadisade. Dibeku azmin hesam bibe. Ama dibeku ne beci. Disa ne sadisade. Tev ihtimale. Und karın cihe dibekuye de belki eci bikarbinin vaktidir belki em ve havine biçim veled. Belki em ne çinci. Dibeku em ne çinci. Tevci çedbin. Disa hamiyan da ihtimal ne var no. Dibeku az carek edin tebibinin ve dibeku ne binimci. Tabın erindir de için neyin ye. Dibeku em ne çin meyvandariye. Le dibeku biçinci. Yoksa dibeku biçinci. Gori evi hat yakışandın. Karimin zahve. Dibeku az derenk verim mali. Disa ne serse disa de, belki dibeku zu verim yani karimin heki bıkada eze zu verim. Ne serse disa de. Arkadaşlar burada belki ve dibeku ile ilgili örnekleri görüyoruz. Şimdi tek tek bir bakalım. İro hava be'avre, dibeku baran bibare. Bugün hava bulutlu, yağmur yağabilir. Ya da belki yağmur yağar. İkisi de anlam olarak aynı. Ben havaya bakıp yağmurun yağma olasılığının yüksek olduğunu biliyorum ama hala bir ihtimal. Ben hala yağmurun yağdığını görmüyorum. Belki diyorum, belki yağar ama belki de yağmaz. Yani %100 bir kesinlik yok. Dibeku azmin hesam bibe. Sınav kolay olabilir. Kolay olabilir de ama olmayabilir de. Bu bir sadece öngörü, bu bir kesinlik değil. O yüzden dibeku'yu kullanıyorum. Bunun yerine belki de kullanabilirsiniz. Belki azmin hesam bibe. Böyle de diyebilirsiniz. Belki ve havine biçim veled. Bu yaz memlekete gidebiliriz. Ama gitmeyebiliriz de. Yine sadece bir ihtimal. Dibeku az carek edin de ne binim. Belki seni bir daha görmem. Yine bu sadece bir ihtimal. Ve burada olumsuz halini görüyoruz. Ditin görmek fiilinin şimdiki zaman kökü bin. Arkadaşlar bu bin olacak şapkalı. Ne binim. Bin şimdiki zaman kökü. Olumsuz yaptık. Ne getirdik başına? Ise kişi eki ez için. Dibeku ev ne için meyvandariye? Onlar meyvan misafirdi. Meyvandari misafirlik oldu artık. Onlar misafirliğe gitmeyebilir ya da belki onlar misafirliğe gitmezler belki de kullanırsam. Ama gidebilir de yine hep ihtimal var burada. Karimin zahfe, işim çok. Dibeku ez derenk verim mali. Eve geç gelebilirim ya da belki kullanacaksam belki ez derenk verim mali. Belki eve geç gelirim. Yine hepsinde ihtimal var. Hem de metn ekibinlerin naha ev metna himkereye çon burada rupeleji dibinin karin lejbinlerin divre duke sene felatu sinem emin naha bıkarana dibeku belki binlerin hevalno peşem binerin felat beje sinem tepiş dizaninge hiç çibiki vakit tuji dizani ezebibim parezer eze sağla peşin stajı bikim dibeku ez pişti ve dest bir lisansa bilind bikim.
توی چبکی kabinlerin dibeku ez piştivi dest bir lisansa bilind bikim le dibeku nekimci ne sersadıysa der ihtimal edilirdi. Ez kari rojnamegeriye bikim. Dibeku ez televizyoneki de bixebitim. Disem dibeku edibinin le dibeku ez nexebitim ev ne teqaziye ihtimale heyci. Ez dixwazim ji bo televizyonan nûçeghaniye bikim. Xwestekekiye li gorî wî xwestekî ihtimalekiye ji bo felatê. Tu yê li İstanbulê bimînî? Nizanim dibe ku ez biçim Amedê. Çixwe ev nizanim hinek îpucu jî dide me. Nizanim dibe ku biçim, dibe ku neçim jî. Ne diyare yani ihtimale ji bo me. Belkî ez jî li Amedê bixebitim. Kabinêrin. Belkî ez jî li Amedê bixebitim. Belkî nexebitim jî. Belki nexebitim jî. Tenê ihtimale. Felatçı dibêje baş e. Arkadaşlar burada Hinter'den aldığım bir metin var. Sayfa sayısı 55, ikinci kurun 55. sayfası. Siz de bakabilirsiniz isterseniz. Burada dibeku ve belki'nin kullanıldığı cümleler var. Şimdi hep birlikte biraz bakalım. Sinem ki pişti zanige çipiki. Diyor ki bu tipik bir gelecek zaman cümlesi. Üniversiteden sonra ne yapacaksın diyor. Bakın yine böyle oluşmuş. Gelecek zaman çünkü. Vakit tuji dizani ezebibim parezer. Senin de bildiğin gibi, bakın bu bir kalıp, bunu ezberleyebilirsiniz. Vakit tuji dizani, senin de bildiğin gibi, senin de bildiğin üzere. Ezebibim parezer. Yine bir gelecek zaman cümlesi görüyoruz. Ben avukat olacağım. Eze sağla peşin staj yapacağım. İlk sene sağla peşin staj yapacakmış. Dibeku ez piştivi des bir lisansa bilind bikim. Belki ondan sonra piştivi lisansa bilind yüksek lisans arkadaşlar. Yüksek lisans yaparım. Diyor ki ondan sonra yüksek lisans yapabilirim diyor. Yine bir ihtimalden bahsediyor. Bir kesinlik yok. Arkadaşlar yüksek lisans yapmalıyım deseydi Sinem nasıl söyleyecekti bunu? Sadece dibeku'yu kaldırıp yerine dive getireceğiz. Dive ez piştivi des bir lisansa bilind bikim. Ondan sonra yüksek lisansa başlamak zorundayım demiş oldu burada. Diye çibiki sen ne yapacaksın? Ezekari rojname geriye bikim. Ben gazetecilik yapacağım. Dibeku ez de televizyon ekide bixebitim. Dibeku ez de televizyon ekide bixebitim. Diyor ki bir televizyonda çalışabilirim. Çalışabilirim. Ez dixwazim ji bo televizyonan nûçeghaniye bikim. Ben televizyonlar için muhabirlik yapmak istiyorum diyor. Bakın burada bir isteği var ve ona göre bir ihtimalden bahsediyor. Bu isteği doğrultusunda. Tüyeli İstanbul'u bimini. Yine bir gelecek zaman cümlesi görüyoruz. İstanbul'da mı kalacaksın? Bu man fiilinin şimdiki zaman kökü sadece mindi. Bimini, tuye bimini gelecek zaman cümlesi kurduk. Nizanım. Bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi size bir şey hatırlatayım. Birinci kurda bunu görmüştük. Normalde geniş zaman ve şimdiki zaman yanıtı kullanılan yerlerde ez dişim gidiyorum, ez naçım gitmiyorum. Hep nail olumsuzluk yapıyorduk. Sadece iki fiil vardı nı ile olan. Bunlardan biri zanim yani bilmek fiiliydi. Örneğin bunun olumlusu zanım, olumsuzu nizanım. Diğeri ise karim yani yapabilmek fiiliydi. Dıkarım yapabilirim, nıkarım yapamam. Onda bir bilgisini verelim. Dibeku ez biçim Amed'e. Amed'e gidebilirim. Eğer zorunluluk olsaydı yine burada nasıl diyecektik? Dive ez biçim Amed'e. O dive'den ben anlayacaktım ki ben Amed'e gitmeliyim, gitmek zorundayım. Bir zorunluluk var orada. Belki ez jili Amed'e bixebitim. Belki ben de Amed'de çalışırım. Başe. Peki iyi diyor. Dive an dibeku. Nihami her can benim bahevdu. Em duhab minakem vek hev binerin. Dive ez biçim zanıngehe. Dibeku ez biçim zanıngehe. Li her du minakem binerin. Cuda hiçye. Dive ez biçim, dibeku ez biçim. Dive ez biçim zanıngehe de sersadisa takaziyek heye. Takazı dive ez biçim yani ihtimali gidin bo mümküneye. Dive takaz ez biçim. Dibeku'ya de ya hevokat biyen de dibeku ez biçim zanıngehe bir de ihtimal heye. Dibeku biçim, dibeku ne çimşi. Ne takazi tüneye divirde. Arkadaşlar şimdi ikisinin yan yana olduğu aynı cümleyi görüyoruz. Biri dive ile oluşturulmuş, biri dibeku ile. Karşılaştıralım. Dive ez biçim zanıngehi.
üniversiteye gitmeliyim. Dibeku ez biçim zangeyi, üniversiteye gidebilirim. Dve ve dibeku bu tek cümlenin anlamını değiştiriyor. İki anlam veriyor bize. Dve ile kullandığım cümlede kesinlik var. Takas kesin demek ya bir kesinlik var. %100 var. Dve ez biçim kesin gitmeliyim. Dibeku ikinci cümlede dibeku ez biçim zangeyi yani üniversiteye gidebilirim ama gitmeyebilirim de bir ihtimal var. İhtimal ekeydi burada. Yani %50 ihtimal gidebilirim de gitmeyebilirim de. İkisinin yazılışına da bakın arkadaşlar. Dve şapkalı dibeku şapkasız Yani ikisi çok karıştırılıyor. Dibeku yazan çok var ama dibeku bu dibe Bu da dve Yani biri şapkalı biri şapkasız. Yazılışını birbirine karıştırmayın o yüzden. Bir de dve ku diyen var. Mesela kuyu dve ile birleştiren var. Yok arkadaşlar. Dve tek başına, dve ku birlikte. Yani yazılış olarak, doğru yazmak olarak buna dikkat edin. Anlam olarak da dediğim gibi dve'de kesinlik var. Dve ku'da bir ihtimal var. Nahacem derbasi himdariyan xwe bibin. Vir de hevok hene em li gorî kevaneka biguherînin. Serê min diêşe ez ê biçim nexweşxaneyê. Em ê vê hevokê bi divêtiyê dîsa saz bikin. Serê min diêşe tamam. Nihazê divê bikarbîne. Divê dihat serî. Ve ez biçim nexweşxaneyê. Arkadaşlar Serem'in değişe başım ağrıyor. Diyeceğiz ki işte hastaneye gideceğim diyor. Bunu divet yani zorunluluk kipiyle oluşturacağız. Ne diyeceğiz? Başım ağrıyor. Hastaneye gitmek zorundayım. Serem'in değişe tamam başım ağrıyor. Şimdi hastaneye gitmek zorundayım. Zorunda anlamını vermek için dive başa geliyor. Ben için ezi kullanıyorum. Fiilimi kullanıyorum. Biçim yine bu ile oluşturdum. Şurada gelecek zaman cümlesi ama bu gelecek zaman cümlesi değil. O yüzden kullanmayın burada. Ve ez biçim nexweşxaneyê. Hastaneye gitmek zorundayım. Bir de arkadaşlar kafanızı karıştırmak istemiyorum ama Türkçe'de bazen nesnenin sona geldiğini görüyorsunuz. Bunun üstüne belki ileride ayrı bir ders yaparız. Bu çok böyle kitaplarda yer almayan bir kural. Şöyle söyleyeyim. Pozisyon olarak yer değiştirdiğimiz fiillerde genelde o dolaylı tümleç, Türkçedeki dolaylı tümleçe karşılık gelen kavram sona gidiyor. Örneğin çün gitmek fiili. Hatin gelmek fiili. Bakın bir yerden bir yere geliyoruz. Pozisyon değiştiriyoruz. Es hatin mali. O yüzden o mali sona gidiyor. Ya da ketin düşmek fiili. Es ketim erdi. Ben yere düştüm. Pozisyon değiştirdiğimiz fiillerde o dolaylı tümleç hep sona gidiyor arkadaşlar. Bu da dediğim gibi yani kitaplarda bulmayacağınız bir özellik. Aklınızda olsun eğer hani bazen derseniz niye ezi, şive, buhum ben yemek yiyeceğim dediğimizde yemek niye sonda değil de eze biçim male dediğimizde male niye sonda? Bu yüzden arkadaşlar eğer bir fiil hareket belirtiyorsa, pozisyon değiştiriyorsa bunlarda dolaylı tümleç kavramına gelen o aslında biz bunları da nesne diyoruz. En arkaya gidiyor, cümlenin sonuna gidiyor. Ceyran tüneye elektrikler yok. Dibecin hatta varicin naye. Akşama kadar işte gelmeyeceğini söylüyorlar. Ama ve hevoki bir dibekuye çekinç. Berko cuateci diyarı dibecin hatta varicin naye ile takaz nizanı tenevulsa dibecin. Burada bir aslında bunun cümleden bunun bir ihtimal olduğunu zaten anlıyoruz. Akşama kadar gelmeyeceğini söylüyorlar ama bu kesinlik değil. Akşama kadar gelmeyecek demiyorlar yani. Yani orada bir ihtimal var sadece. Bunu dibeku ile oluşturacağız. Emi çava beşin ceyran tüneye dibeku hatta evareji neyi? Elektrikler yok. Belki akşama kadar da gelmeyecek. Gazete dikin vere vederi. Gazete dikin vere vederi. Seni çağırıyorlar. Buraya gel. Şimdi bunu dvetiyle oluşturacağız. Zorunluluk kipiyle oluşturacağız. Parantezin içinde verilen kavram kip. Nasıl söyleyeceğiz bunu? Gazetedeyken seni çağırıyorlar duruyor. Karşımızdakine sesleniyoruz ikinci kişiye. Bunu nasıl söyleyebiliriz? Gazetedeyken dvetuveri vederi. Emir kipinde ne yapıyoruz? Vere. Bu artık gel demek oluyor. Ama dvetide nasıl söyleyeceğiz bunu? To worry. Her ne kadar emir verirken to söylememize gerek yoksa da dvetide bu var. Hevalem min duhazın hini kurdi bibin. Arkadaşlarım Kürtçe öğrenmek istiyorlar. Ev de fikrin kubiçin enstitüye kurdi. Onlar Kürt enstitüsüne gitmeyi düşünüyorlar.
Şimdi zaten düşünüyorlar. Buradan aslında bir kesinlik olmadığını anlıyoruz. Em fem dikin ku divre taqazitune ihtimale ki. Nexwe me çawa bêjin hatê vê derê bi heman şeklî dimîne ya din de em ê êdî xwe diyar em ê dibe ku yê bikarbînin. Hevalên min dixwazin hînî Kurdî bibin. Dibe ku ew biçinin stûya Kurdî. Zaten burada düşünüyorlardan onun ihtimal olduğunu anlıyoruz. Arkadaşlarım Kürtçe öğrenmek istiyor. Onlar Kürt enstitüsüne gidebilirler. Yani, ya da şey edebiliriz. Belki ev bütün enstitüler Kürt'ü, belki Kürt enstitüsüne giderler. Bu şekilde de kullanabiliriz. Gelê varên hêja em hatin dawiya waneya xwe. Waneyeke xweş bû yani di jiyana rojane de ev micar zav tê bikarin û zav derdikeve pêşa me. Ji ber wê jî mixwastem hevdû her duyan rûbirû bikin û hîn bibin. Hatta waneyeke din xwe baş binerin bi xatirê we. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Bu kolay bir dersti. Zaten yarısını daha önceki burada görmüştük. Ancak dediğim gibi bunu ayrı olarak ders gibi işlememizin nedeni ikisinin çok fazla karıştırılıyor olması ve günlük hayatta çok fazla kullanılıyor olması. Umarım siz de artık ikisinin ayırdığına varabilirsiniz. Farkını öğrenmişsinizdir. Bir dahaki dersimize kadar görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Havalên hêja û xêratên pêrga Kurdî îro micara me cinavka vegerok xwe ye. Ez bawer dikim ku hûn jî wisa difikirin ev xwe zav tê bikaranîn. Di vê waneyê de em ê hînî bikaranîna wê bibin. Ka di kîjan rewşan de tê bikaranîn. Gava çi dibe em dibêjin xwe. Arkadaşlar 4. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde cinavka vegerok xwe kavramını işleyeceğiz. Artık cinav biliyorsunuzdur zamir demekti. Yani bir zamir türünü işleyeceğiz aslında. Peki hangi zamiri? Cinavka vegerok arkadaşlar dönüşlülük zamiri demek. Dönüşlülük zamiri. Veger zaten dönmek demekti. Oradan geliyor. Türkçe'de bunun karşılığı dönüşlülük zamiri kendi var. Ama Kürtçe'de bunun karşılığı hue. Yani dönüşlülük zamiri hue. Kullanımı ise Türkçe'dekinden farklı. Onun da bilgisini verelim. Çünkü Türkçe'de arkadaşlar işte kendi, kendim, kendisi böyle onu kişilere göre söyleyebiliyoruz ama hue asla ama asla hiçbir eki almaz. Hep böyle alındır. Hüküm eki almaz, kişi eki almaz, hiçbir eki almaz. Böyle sade olarak kullanılıyor. Şimdi ilk dersimize geçelim. Em pêşimet nafı bixwînin. Navê min Sozar e. Xuşkeke min heye. Navê xuşka min Rûşen e. Ez û xuşka xwe sibihan zûra dibin. Ez bi xwe hişyar dibim û xuşka xwe jî hişyar dikim. Em piştî taştê spartekên xwe çê dikin û derdikevin derve ji xwe re dilîzin. Ez ji xuşka xwe zav hez dikim. Arkadaşlar burada bir metin var ve burada xwe'nin farklı farklı kullanımları var. Yani hepsi aynı kullanım değil. Şimdi biraz analiz edelim bu metni, inceleyelim. Benim adım Sozdar, bir kız kardeşim var. Kız kardeşimin adı Ruşen'dir. Tamam, buraya kadar biliyoruz zaten. Ez û xuşka xwe sibihan zûra dibin. Ben ve kız kardeşim sabahları erken uyanırız ya da erken uyanıyoruz. Bakın bir kullanımı burada. Ben ve kız kardeşim. Arkadaşlar şöyle bir ipucu vereyim. Bunu bizim öğrencilerimiz de çok soruyor. Hatta bu yanlışı da çok yapıyorlar. Benim kız kardeşim dersem huşkamın doğru bir kullanım. Ama kız kardeşim yani mantık olarak direkt kız kardeşim böyle söylüyorsak huşka daha doğru. Birazdan çok ayrıntılı bunun kullanımını göreceğiz. Ez bi xwe hişyar dibim û huşka xwe jî hişyar dikim. Bakın burada da bir xwe görüyoruz. Ez bi xwe hişyar dibim. Ben kendim uyanıyorum. Burada ne var arkadaşlar? Burada vurgu var değil mi? Biraz vurgu var burada. Huşka hoca işardıkım az önce gördüğümüz kullanım kız kardeşimi. Bakın yine benim kız kardeşim demiyorum. Kız kardeşimi diyorum. Bu kullanımda hoca kullanıyorum. Ve kız kardeşimi de uyandırırım ya da uyandırıyorum. Em pişti taşçı spartekyen hoca edikin. Biz kahvaltıdan sonra ödevlerimizi yapıyoruz. Bakın yine tıpkı buradaki gibi benim ödevlerim demiyorum. Ödevlerimi ya da ödevlerimizi diyorum. O yüzden yine hoya kullandık. U derkevin der ve çıpara dilizin. Bu da Türkçe'de olmayan bir kullanım ve dışarı çıkıyoruz. Kendimize oynuyoruz. Aslında bunun
motomot çevirsek böyle. Zaten bu Türkiye'de de çok fazla tiye alınan bir konu. Kendime gidiyorum, kendime çalışıyorum, kendime geliyorum. Ama arkadaşlar Kürtçenin mantığında bu var. Yani çünkü dillerin mantıkları birbirinden farklıdır. Tabii ki doğrudan Türkçe'ye çevirince ya da Kürtçe düşünüp Türkçe söyleyince böyle şeyler olabiliyor ama dediğim gibi yine bunun bir temele dayanan bir konu. Böyle bir kullanım Kürtçe mantığında var. Yani kendimize oynuyoruz, böyle kendi halimizde oynuyoruz gibi belki düşünebilirsiniz. Ez ji xuşka xwe zafez dikim. Yine tıpkı şuradaki kullanım. Ben kız kardeşimi çok seviyorum. Yine benim kız kardeşim demiyorum. Kız kardeşimi diyorum. Bunları tek tek açıklayacağız bu gramerlerine göre analiz ederek. Em li pêşî rewşa yekem binêrin. Bireser û kirde hema kes bin. Ango bireser vegere li ser kirdeyê, cînavka vegerok xwe tê bikaranên. Çi dibêje di vir de hevanû? Dibêje bireser û kirde yek kes bin, heman kes bin. Yani keseke duyem tune ye. Tenek yek kes heye. Em mînaka vederê binirin. Ez xwe dibînim. Kabinêrin ez xwe dibînim. Ez û xwe di vir de heman kesin. Kesek te neheye. Keseke duyem tune ye. Her du jî ev kesin. Ji ber wê em cînavka vegerok xwe bikartînin. Ez xwe nabînim, dîsa neyniya wê heman kesin ez xwe bikartînim. Tu xwe dibînî, dîsa heman kesin. Tu xwe yani her du jî kesan jî kesa duyemin. Kesekî ku hemberî me wek numune. Ji ber wê em dîsa dikarin bikarbînin. Tu min dibînî. Di vir de em êdî xwe nikarin bikarbînin hevarno. Ji ber ku ev kesa duyeme, an jî kesê duyeme. Ev jî kesa yekem, an jî kesê yekeme. Tu kes hene di vir de, ne kesek. Ji ber wê em êdî nikarin di vir de xweyê bikarbînin. Arkadaşlar birinci durum rewşa yekemde diyor ki bireser û kirde heman kesbin. Yani nesne ve özne aynı kişi ise, yani nesne tekrar özneye dönerse, özneyi işaret ederse bize bu dönüşlülük zamiri xwe kullanılıyor. Şu örneğe bakalım bir. Ez xwe dibînim. Ben kendimi görüyorum. Bakın burada ben dediğim kişi ve kendim diye kastettiğim kişi aynı kişiler. Yani toplamda bir kişi var burada, iki kişi yok. Yani özne ve nesne aynı kişiyi gösteriyor. O yüzden burada xwe kullanıyoruz. Dediğim gibi belki Türkçesini düşününce evet Türkçe'de de ben kendimi diyorum ama xwe ile Türkçedeki kendi biraz kullanım olarak birbirinden farklı. O yüzden öyle düşünmeyelim. Şuradaki örneklere de bakalım. Ez xwe nabînim. Ben kendimi görmüyorum. Yine aynı şekilde tek bir kişi var. Tu xwe dibînî. Sen kendini görüyor musun? Bakın burada da aynı kişiler. Yani ikinci tekil kişi var her iki durumda da. O yüzden yine xwe kullandım nesne yerine. Üçüncü örnekte tu min dibînî. Burada arkadaşlar sen beni görüyorsun. Bakın sen ve ben farklı kişiler. Artık burada iki kişi var. O yüzden ben burada artık xwe'yi kullanmıyorum. Belli hevanı. Nihac em werin rewşa diyem. Dibêje çi bireser têkildarê kirdeyê be cînavka vegerok xwe tê bikaranîn. Ev hevokekî giring e bireser têkildarê kirdeyê be. Yani alaka wî bi kirdeyê ve hebe em dîsa xweyê bikartînin. Wek em mînakeyan binirin ez destên xwe dişom. Ev destên kî ne hevalno? Têkildar yani alaka wî bi kî ye? Dîsa bi ezê heye newsa ev destên heman kesê ne têkildarin. Ji ber wê jî divê ez vir de xweyê bikarbînim. Ez êdî nikarim bêjim ez destên min dişom. Ji ber ku ew destên min in ez divê têkildarin, ez divê êdî vir de xweyê bikarbînim. Em mînakên binirin ez sparteka xwe çê dikim. Dîsa sparteka min e, bi min re têkildar e. Ji ber wî jî divê ez vir de xweyê bikarbînim. Ez nikarim bêjim ez sparteka min çê dikim. Ev êdî şaş e. Ji ber ku spartek yani sparteka min e xwe hewce tune ez vir de cardim bêjim min. Divê ez bêjim ez sparteka xwe çê dikim. Hevano ez vir de dikarim bêjim ez sparteka wê çê dikim. Ez sparteka wan çê dikim. Ez sparteka te çê dikim. Ez her tiştê dikarim bêjim. Dê tenê nikarim bêjim sparteka min. Ji ber ku ew êdî têkildarê kirdeyê heye dûr de. Em mînaka din binêrin em sparteka xwe çê dikin. Dîsa kabinêrin sparteka xwe têkildarê em ye em dikarin bikarbînin. Lêk em bêjin em sparteka me çê dikin vir de êdî şaş e. Çima?
bi heman şekli hevano. Çünkü Spartak meye tekili heye dinav beravande. Edi divez virde xoye bikar benim. Ez bibêjim em Spartaka xwe çêdikin. Em mînekadin binêrin. Em Spartaka min çêdikin. Ev jî rast e hevano. Çima rast e? Ha binêrin êdî ji ber ku tekili tuneye. Spartaka min e lê em çêdikin. Lê em çêdikin. Êdî ji ber ku tekili tuneye ez divir de xoyê bikar nayînim. Hewce tuneye ez xoyê bikar bînim. Arkadaşlar ikinci durumda diyor ki nesne özneyle alakalıysa dönüşlülük zamiri xwe kullanılıyor. Peki bunu nasıl açıklayabiliriz? İlk örneğe bakalım. Ez destin xwe dişom. Ben ellerimi yıkıyorum. O eller bana ait değil mi? Benimle alakalı. Benimle alakalı olduğu için şuradaki kuraldan ötürü benim xwe'yi kullanmam gerekiyor. Destin xwe dediğim aslında kendi ellerim olduğu için ben burada kullanmalıyım. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Mantık olarak bu ilk slaytta dediğimiz gibi ben ellerimi yıkıyorum. Bunun doğrudan çevirisi böyle. Ben ellerimi yıkıyorum. Şimdi şuradaki kullanıma bakın. Ez destin min dişom. Ben benim ellerimi yıkıyorum. Bu saçma olur değil mi? Eğer ben benim ellerimi yıkıyorum dersem. Yanlış olur. Eller zaten bana ait olduğu için, yani alakalı olduğu için, o yüzden benim burada xwe'yi kullanmam gerekiyor. Ez destin xwe dişom demem gerekiyor. Burada eğer benimle alakalı olmasa o eller başkasının elleri olsa ez destin we dişom, ez destin wan dişom, ez destin te dişom her şey olabilir. Ama eğer alakalıysa xwe kullanmak zorundayım. Şöyle bir ipucu verebilirim örneğin. Buradan neyi çıkarabilirsiniz? Ezle min olmaz. Tu ile te olmaz. Ev ile we ve olmaz. Ya da em ile me olmaz. Hun ile ve olmaz. Çoğul olan ev ile one olmaz artık. Eğer alakalıysa arkadaşlar xwe kullanılmalı. İkinci örneğe bakalım. Ez Spartaka xwe çêdikim. Ben ödevimi yapıyorum. Ben burada ödev benim olduğu için xwe'yi kullanıyorum. Ez Spartaka min çêdikim. Ben benim ödevimi yapıyorum. Artık yanlış. Niye? Çünkü zaten o ödev bana ait olduğu için, benimle alakalı olduğu için xwe kullanmak zorundayım. Em Spartaka xwe çêdikin. Biz ödevimizi yapıyoruz. Ödev bize ait, bizim ödevimiz. Burada yine nesne ve özne birbiriyle alakalı. O yüzden yine xwe'yi kullandım. Ödevimizi yapıyoruz. Ama dersem ki biz bizim ödevimizi yapıyoruz. Bu artık yanlış olur arkadaşlar. Yani anlam olarak da saçma, gramer olarak da saçma olur. Eğer alakalıysa o kendi anlamını vermek zorundayız. O yüzden yine az önce söylediğim gibi işte ezlemin nasıl olmuyorsa emle me de olmuyor örneğin. Mesela şey de diyebilirsiniz. Tu Spartaka te çêdike. Yanlış. Tu Spartaka xwe çêdike. Ya da ev Spartaka we çêdike. Bu eğer aynı kişilerse yanlış arkadaşlar, alaka varsa. Ev Spartaka xwe çêdikedir doğrusu. Em Spartaka min çêdikin. Biz ödevimi yapıyoruz. Bakın bu da doğru. Niye? Çünkü biz benim ödevimi yapıyoruz. Artık benim ödevim. Ama öznem biz. Artık birbirleriyle alakaları yok. O yüzden burada xwe kullanmak zorunda değilim. Yani bu alakalı olduğu kişi ve yani özne ve nesne alakası varsa xwe kullanmalıyım. Ama bakın burada artık ödev başka birinin ödevi, öznem başka bir özne. O yüzden kullanabilirim. Bir de arkadaşlar, şimdi ben size dedim ya işte ev Spartaka we çêdike. Biri bana böyle söylerse, örneğin biri bana derse ki ev Spartaka xwe çêdike, ben anlarım ki işte ev dediğim kişi Zelal olsun ve Zelal kendi ödevini yapıyor. Bunu anlarım. Ama ev Spartaka we çêdike derseniz, yani biri bana böyle bir şey derse ben anlarım. O başka birinin ödevini yapıyor anlarım. Aslında tam da söylemek istediğim bu. Eğer başka biri ise tamam, problem yok. Ama aynı kişiyi kastetmek istiyorsanız xwe'yi kullanmak zorundasınız. Eminha liminakin ravşa duyan binerin diysa, me çi got bre ser tekildarê Kurdiyê be cinavka vegere xwe tê bikaranîn. Em destên xwe dişon dibe. Em destên min dişon dibe. Ji ber ku êdî divir destên min lê kirde tiştekî dine, ez êdî nemecbûrim xwe'yê bikar bînim. Ez û xwişka xwe diçin malê. Xwişka min e newsa bi min re tekîldar e. Ji ber wî hewce tune ez bêjim ez û xwişka min. Vê mînakê
Xwendekarimin zav dinivîsin jî ji me re jî dibêjin lê wek bikaranîn ev rast e ez û xwişka xwe ji ber ku ew xwişka min e ji xwe hewl jî tune ez carî bêjim ez û xwişka min wek ez û xwişka min diçin malê qels dimîne hevano ji ber ku têkilî heye divê ez bêjim ez û xwişka xwe em yadim binêrin ez û xwişka wê diçin malê ka binêrin ev rast e çima ji ber ku êdî xwişka keseke din e êdî bi ezê re têkilî tune ye ji ber wî jî ne hewce ez xwe yê bikarbînim ka binêrin xwişka keseke din e ew û birayê xwe li zanîngehê dixwînin ez çi fehm dikim ji vê hevokê ew bila navê ew ê bila jinek be bila zelal be wek nimûne birayê xwe êdî birayê zelalê ye bila navê jî Elî be zelal û Elî li heman zanîngehê dixwînin lê heke ez bêjim ew û birayê wî ez ê dibêjim zelal û wek birayê keseke din li zanîngehê dixwîn êdî têkilî namîne ez bikarbînim ez û birayê wê li zanîngehê dixwînin wek niha min vegot êdî birayê kesekî din e êdî bira ne birayê min e ez û birayê wî ka bine birayê din ne birayê min heke birayê min bûye em ê bigota ez û birayê xwe li zanîngehê dixwînin arkadaşlar burada tam oturtacağımız örnekler var bir tek tek bakalım em destên xwe dişon biz ellerimizi yıkıyoruz o eller bize ait yani nesne ve özne alakalı o yüzden kullanım doğru ve biz bizim ellerimizi yıkıyoruz demiyoruz. Biz ellerimizi yıkıyoruz diyoruz. O yüzden xwe kullandık ya da ikinci bir teyit etme metodu olarak. Em destên min dişon biz ellerimi yıkıyoruz. Artık burada nesne ve özne birbirinden bağımsız. O yüzden xwe kullanmama gerek yok. Doğru bir kullanımdır. Ez û xwişka xwe diçin malê ben ve kız kardeşim eve gidiyoruz. Bu doğru arkadaşlar ama öğrencilerimizin çokça kullandığı ez û xwişka min. Böyle derseniz ez û xwişka min diçin malê ben ve benim kız kardeşim eve gidiyoruz oluyor. Bu da biraz gramer olarak yanlış oluyor açıkçası arkadaşlar. Eğer alakalıysa xwe dememiz daha doğru. Ez û xwişka wê diçin malê ben ve onun kız kardeşi eve gidiyoruz. Bakın artık benimle alakası yok. Artık benimle bir alakası yok. O yüzden ben ne yapıyorum? Xwişka wê diyorum artık burada xwe kullanmama gerek yok. Parantez içinde de zaten xwişka keseke din e yani kız kardeş başka birinin kız kardeşi. Şu özneden bağımsız birinin kız kardeşi. Ew û birayê xwe li zanîngehê dixwînin. O ve erkek kardeşi üniversitede okuyorlar. Ben bu xwe'den anlıyorum ki erkek kardeş o dediğim kişinin erkek kardeşi. Ama bir alttaki örnekte ez û birayê wî li zanîngehê dixwînin ben ve onun kardeşi üniversitede okuyoruz. Bakın artık ez û birayê xwe diyemem. Ben ve kardeşim diyemem. Buradan ne anlıyorum? Erkek kardeş başka birinin erkek kardeşi. Artık alaka yok birbiri arasında. Em niha jî li rewşa sêyem binêrin ji bo kirpandina kirdeyê cînavka vegero xwe tê bikaranîn. Kirpandin hevano hemwatê min peyvê li vir hene hûn jî dikarin binêrin. Em li mînaka binêrin ez bi xwe wisa difikirim. Ez çi dikim di vir de ez ê xurt dikim. Ez bi xwe wisa difikirim. Ew bi xwe naxwaze were dîsa ew ê xurt dikim. Em bi xwe diçin dîsa em ê xurt dikim. Hûn bi xwe bi me re xeber nadin. Wek me tiştek nekiriye hûn bi xwe xeber nadin. Ez tenê dikarim bêjim hûn bi me re xeber nadin. Lê heke ez bêjim hûn bi xwe bi me re xeber nadin ez dûr da êdî bi nêwî xêz dikim dikirpînim hevano. Dikirpînim êdî. Arkadaşlar üçüncü durum ise ji bo kirpandina kirdeyê öznenin vurgulanması için dönüşlük zamiri kendi kullanılır arkadaşlar. Örneklere bakalım. Yani vurgu yapmak için kullanıyoruz. Ez bu xwe fikrim. Ben kendim böyle düşünüyorum. Ben kendim düşünüyorum. Bakın beni böyle şey yaptım. Güçlendirdim. Orada vurgu yaptım. Ev bu xwe naxwaze were. O kendi gelmek istemiyor. Daha doğrusu Türkçe çevirince o kendisi gelmek istemiyor. Yine onu ne yaptım ben? Vurguladım değil mi? Altını çizdim. Em bu xwe için biz kendimiz gidiyoruz. Yani böyle başka biriyle değil. Biz kendimiz gidiyoruz. Yine kuvvetlendirdim arkadaşlar burada. Hûn bu xwe bi me re xeber nadin. Siz kendiniz bizimle konuşmuyorsunuz. Yani biz bir şey yapmadık ama siz kendiniz konuşmuyorsunuz. Yine ne yapıyorum burada? Vurguluyorum arkadaşlar. Kan nişaya xwe binêrin di kurmancî de cînavka vegerok xwe her tim xarûye.
Jiber ku qartafan dawan kesane her wekî di nagre zayen de mejerê jî diyar nake. Arkadaşlar diyor ki bu notta Türkçe'de kurmancı de dönüşlük zamiri olan hue her zaman yalın haldedir. Hiçbir ek almadığı için işte büküm eki, kişi eki ve benzeri ekler almadığı için cinsiyeti ve sayıyı da belli etmez arkadaşlar. Biz hue'ye bakarak cinsiyet ya da işte tekillik çoğulluğu anlayamayız. Örneklerine bakalım. Numune yapınların. Zilan hue dibine. Dıvır da hue edinmeye ne usta? Zilan çocuğuna edinmeye. Ve herkes beşim ali hue dibine. Havcetine ez hartafık benim vir. Lezfem dikim kuvveti bu ali yani merem kala merek gidik neydi. Yani zayen nereydi. Anca heke zarok hue dibinin Dıvır da jve nefam dikim ku pırıcımarın ne usta? Kabınerin. Her tim xwe, her tim xoriye. Le yek de me bu, yek de ner bu. Diya da uydeşi pırıcımar bu. Arkadaşlar Zilan kendini görüyor. Ali kendini görüyor. Çocuklar kendilerini görüyorlar. Hepsinde tek xwe kullandım. Hiçbir eklemedim. Ama neyden anlıyorum? Cümlenin kendisinden örneğin işte Zilan dememden, Ali dememden ya da Dıbi'nin dememden bakın tekil, çoğul ya da dişi her üçünün de yerine kullanılabildiğini görüyorum burada. Hiçbir ek almadan. Normalde neydi? Bizim işte cinsiyet belirten eklerimiz vardı. Ona göre büküm eki getiriyorduk. Ona göre vekatandek getiriyorduk. Ya da tekillik çoğulluğa göre değişiyordu her şey ama bakın hiçbir şey değişmiyor. Hue'ye asla hiçbir şey eklenmiyor. Unutmuyoruz bunu. İşte burada Türkçeden ayrılıyor. Asla hiçbir ek almıyor. Her zaman yalın halde. Hatta bizim böyle hep tamlama yaparken hani işte birincisi vakatandaki, ikincisi tavan diyorduk ya işte diyanma dediğimiz gibi. Ama bakın hep kuşka falan dedik. Asla onu bükmedik, büküme uğratmadık tamlama olmasına rağmen. Nahalşen hindariye binerin burada belsefene em behevdire çekindiyse ez limala nokta rudinim. Ez beçim ez limala min an ez limala xwe. Ez limala min an xwe. Kabınerin tekildarı ezi. Min tekildarı ezi nabe. Heke tekili hebe me gotu bu dibe ez beçim xwe. Eve karin nokta nekadinin. Eve karin xwe nekadinin an eve karin me nekadinin. Kari ki ev giringe. Heke kari wan bedisa vem bejin ev karin xwe nekadinin. Leheke kar ne kari wan bed. Tekili tune be vem bejin ev karin xwe ev karin me nekadinin hevano. Yani her duce çedbe gorira bir şey. Arkadaşlar bunu Türkçe açıklayayım. Şimdi onlar ödevlerini işlerini bitirmeyecekler. Şimdi ben burada dersem ki hue onlar işlerini bitirmeyecekler anlamını veriyorum. Peki neyi anlıyorum? İşin onlara ait olduğunu anlıyorum. Ama ben burada me dersem eve karin me nekadinin onlar bizim işlerimizi bitirmeyecekler anlıyorum. Birinde alaka var. Alaka varsa hue diyorum. Birinde alaka yok. Alaka yoksa istediğimi kullanabiliyorum. Yani ikisi de her iki durumda doğru. Bakın burada alaka olduğu için kesinlikle min diyemem. Ezle min diyemem. Ama burada olabilir de olmayabilir de. Buna bağlı değişir. Emniyet binerin ezu xuşka nokta diçim beriye ezu xuşka min an ezu xuşka xwe. Kabının hemen şekli tekli heyne yoksa ezu min nabe me got nayim bahevdu. Xwe dive çi be? Dive ezu xuşka xwe be. Yine arkadaşlar ben ve kız kardeşim Beri yani böyle o koyun sağmaya giden kadınlar kız kardeş benim kız kardeşim olduğu için alakalı olduğu için artık hue kullanıyorum arkadaşlar. Ben ve benim kız kardeşim gidiyoruz demiyorum. Ben ve kız kardeşim diyorum. Yani ikinci teyit etme yöntemimiz buydu. O anlamda hue ile veriyorum. Ezu xuşka nokta dışım beriye. Ezu xuşka min an ezu xuşka ve. شو تقول يعني تقص أزبة من نابت برده نخو تشبه إذا أم فهمت إنكو خشكا كسر كدنا نخو أزو خشكا ve. Yine arkadaşlar burada ben ve işte kız kardeş yine gidiyoruz diyorum ama min diyemem. Çünkü eğer benim kız kardeşimse hua demek zorundayım. Böyle bir yani min kesinlikle yanlış. Eğer ben ezo huşka ve dersem ben ve onun kız kardeş demiş oluyorum. Zaten alaka olmadığı için de kullanabiliyorum artık.
Em bi hevalên nokta nokta werin daveti. Çi be em bi hevalên xwe re an em bi hevalên me re. Em heye têkilî heye em ji vana fehm dikin. Bixwe me nabe hevana. Em û me nabe. Têkilî hebe divê çi bêjim? Ez bêjim em bi hevalên xwe re werin daveti. Belê hevalino ev micar jî wisa bû hêvî dikim bi kêrî we hat hatta vaneyekê din li xwe baş binirin, li xwe muqate bin hevalino, xatirê we. Arkadaşlar diğer derste görüşmek üzere. Umarım sizin için de faydalı bir ders olmuştur. Dediğim gibi bu böyle kitaplarda böyle birinci kural, ikinci kural gibi görmeyeceğiniz bir konu. Bu bizim artık biraz tecrübeyle az çok belirlediğimiz şeyler aslında. Çok da yazılı şeyler değil. Umarım sizin de işinize yarar. Belki derse kadar. Hoşça kalın arkadaşlar. Gelê hevalên hêja û xêratên fêrga Kurdî îro mijara me daçekên tevgerî ne me di astayeken di daçekan bi berfirehî dîtibû divê wanê de jî heke daçekek tevgerekî nîşan bide. Yani hareketek hebe burada em çawa bikarbînin em hînî vê bibin. Arkadaşlar 5. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çok güzel bir konu. Daçek konusunu daha önce görmüştük. Edat demekti. Daçek'in tevgerin ise arkadaşlar hareket bildiren edatlar demek. Tevger zaten kendisi hareket demek. Bu konu güzel bir konu ve karşılaşabileceğimiz, aslında mantıklayabileceğimiz bir konu. Böyle çok Türkçe karşılığı olmayan bir konu yine. O yüzden dikkatlice dinleyin siz de. Şimdi ilk dersimize geçelim. Hevalên hêja me di astayekê de me ji xwe daçeka dîtibû. Du de daçekekê bingehîn me dîtibû. Çi bû di de. Wek mîna pisîk di pacê de ye. Ez ji vir çi fehm dikim? Pisîk di pacê de li wir sekin ye. Yani tevgerek, hareketek tune dur de. Lê heke derbasbûnek hebe. Heke pisîk ji wê pacê derbas bû bezê çawa bêjim. Pisîk di pacê re derbas dibe. Heke ez êdî bi rêyê çêkim vîneka, ez çi watê didim? Êdî hareketekê ye. Ji derva ketiye hundir, an jî ji hundir derketiye derve. Yani hareketekê êdî burada cihê xwe guherandiye. Cudahiya we ev e. Cudahiya di de û di re. Heke em bêjin pisîk di pacê de seknek, heke em bêjin pisîk di pacê re, em ê fehm bikin ku burada tevgerekê ye. Arkadaşlar Daçek konu dersimizde the çok ayrıntılı görmüştük ve the'nin böyle İngilizce'deki at gibi, Türkçe'deki dade gibi anlamları olduğunu, bulunma hal eki olduğunu görmüştük. Eğer duruyorsa örneğimize bakalım. Pisik the pacede. Eğer bu örnekte kedi ya da normalde bir şey öyle yerindeyse de diyebiliriz. Hatta demiştik ki de sınırlar çok önemlidir bizim için the'dan farklı olarak. Yani bulunduğu yer işte ya küçük bir yerdir ya da işte özellikle belirtiriz nerede olduğunu. O zaman de kullanırız. Kedi işte pencerede diyoruz burada. Ama kedi pencereden girdi ya da kedi pencereden geçti ya da kedi pencereden çıktı. Bakın bu fiillerin hepsi bir hareket bildiriyor. Yani yer değiştirme belirtiyor bize. Eğer bu şekilde bir yer değiştirme varsa artık the'yi kullanamıyoruz. Peki ne kullanacağız? Örneğimize bakalım. Pisik the pacere derbastı be. Artık ben burada ne dedim? Kedi pencereden geçiyor dedim. Pencereden geçiyor. Biri kedi pencerede, diğeri kedi pencereden geçiyor. O geçiyor bize hareket verdiği için, bir yer değiştirme verdiği için artık pencerede geçiyor diyemiyoruz. Türkçe'de de bunu diyemiyoruz. Ama bunu belirtirken ne yapıyoruz artık? D'yi atıyoruz, yerine R getiriyoruz. Yani şöyle söyleyebiliriz. Artık o hani de ile olan bir sürü edatımız var diye işte de temelinde. Dibinde örneğin altında demekti. Diserde üstünde demekti. Dınavde içinde demekti. Artık bunların hepsinde D'yi kaldırıp yerine R'yi getirirsek hepsinde bir hareket katmış oluruz. Bir hareket belirtmiş oluyoruz. Yani D derken second yani bir duraklama, duraksama var. Ama R derken artık tevger yani bir hareket var artık. Dedik ki de bulunma veriyor. Re daha çok dan ama ayrılma haliki olan değil. Oradan geçme anlamı olan dan veriyor. Peki dibin de altındaydı. O zaman dibin re dersem
böyle altından geçiyor, altından gidiyor diyebilirim değil mi? O zaman böyle altından olarak çevirebiliriz bunu. Ya da dışarıda üstünde demekti. Ama orada bir hareket varsa, yer değiştirme varsa artık dışarı kullanmam gerekiyor. Sınav da içinde demekti. Ama ben bir hareket belirtiyorsam, eğer içinde ama bir hareket var orada, yer değiştirme varsa içinden diyeceksem yine D'yi atıyorum, yerine R getiriyorum ve dınav R oldu. Arkadaşlar D ile dınav D'nin yani ikisi de bulunma haleti veriyordu. Ama farkını bunu birinci kurda ayrıntılı görmüştük. Yine oradan bakabilirsiniz siz de. Birinde tam olarak içinde demek istiyorum. Diğerinde içinde olması değil, bulunması bizim için daha önemli. Yani şurada özellikle belirtiyorum. Dınavde ya da dınavre. Özellikle içinden onu belirtiyorum. O zaman navda ekliyorum. Zaten nav tek başına iç, hatta karın demek. Diğer bir anlamı da. Şimdi bunları tek tek bakalım. Şunları tek tek bakalım farklarına. Böyle hevalin heja. Nahara vekir em kabinlerin tavaçedbe. Kaklibaz dısar bahrera dıfırın. Kaklibaz dısar bahrera dıfırın. Ejvir çıfam dikim. Dısar bahrene lelvur naseknen. Edilur naseknen ceh xwe digwênin. Ji ber vê jî ez çawa dibêjim di ser behrê re ew re wateya tevgerê dibe min. Bi heman şeklê zêdî dikarim hemûyan bikarbînim. Pisîk dibin kursiyan re dixirxile. Ez dîsa çi fehm dikim? Pisîk dibin kursiyan de ye lê di cihê xwe de nasekine, cihê xwe digwerîne wek mînak ji bo vê lêkerê dixirxile. Ji ber vê jî ez êdî vîneka bi rêyê bikartînim. Arkadaşlar dışarıda üstünde, dibinde, altında demekti. Şimdi örneklerimize bakalım. Kaklibaz dışarı bahrera dıfrın. Martılar denizin üstünden uçuyor. Denizin yani üstünde durmuyor. Orada artık bir hareket var. Eğer sadece üstünde dursa tamam dışarıda diyebilirim. Dışarı diyebilirim ya da. Ama orada bir hareket varsa artık, yer değiştirme varsa, örneğin uçmak fiili bize bir hareket belirtiyor zaten. Fiilden de anlaşılıyor. O zaman R'yi kullanmak durumundayım. Nasıl diyeceğim? R'yi atıyorum, yerine R getiriyorum. Dışarı bahre re sıfırın. Bir de arkadaşlar edatlardan sonra isimlerimiz büküm haline uğruyordu. Bunları da ayrıntılı görmüştük. Bakın örneğin burada bahre artık büküme uğramış. Dişil büküme kalmış. Şuradaki örnekte şimdi kedi sandalyelerin altında diyebilirim. Ama ben buradan ne anlarım? Sandalyelerin altında duruyor. Eğer hareket ediyorsa ben altında diyemem artık. Onu belirtmem gerekiyor. Nasıl söyleyebilirim bunu? Örnekteki gibi pisik dibin kursiyan re dıhırhıle kedi sandalyelerin altından sürünüyor arkadaşlar. Dıhırhıle böyle sürünmek anlamını veriyor. Zaten fiillerden de anlıyoruz yani işte uçmak, geçmek, girmek, sürünmek, düşmek belki. Yani bu şekilde hareket bildiren fiilleri böyle edatlarla kullanabiliyoruz. Zaten bu fiillerin kendisinde, doğasında yer değiştirme var. Evet, buradan da dedik kedi sandalyelerin altından sürünüyor. Beli, em ji dirê devam dikin, em ê dilê zêde dikin dîsa dinav re. Çi bû hekem bêjin dinav de wek pisîk dinav qutiyê de ye, pisîk dinav malê de ye. Em dikarin wisa bêjin, lêze çi fehm dikin? Pisîk dur disekine. Heke pisîk li cê xwe nesekine. Hareketek bike cê xwe bigurîne ez ê çawa bêjim, wek mînakê pisîk di nav qutiyê re derbas dibe. Di nav qutiyê re derbas dibe. Çima re ji ber ku êdî cê xwe de nasekine. Heke cê xwe de bisekine. Heke qutiyek hebûya, tê de pisîk hebûya, min ê çi bigota? Pisîk di nav qutiyê de ye. An jî pisîk di nav qutiyê de disekine. An jî pisîk di nav qutiyê de radize. Ferq nake. Lê heke tevgerek hebe cê xwe guheran dibe wek mînaka vê derê, ez ê çi bêjim? Di nav qutiyê re derbas dibe. Bi heman şeklî li ber an jî di ber de seknek heye. Mesela ez li ber darê me. Ez di ber darê de me. Wek vê. Li ber ji bo vî zaptir tê bikarin. Lê heke seknek tune be, tevgerek hebe. Heke ez cê xwe de neseknim, ez derbas bibim şûr. Wek vê mînakê. Pisîk di ber dîwer re derbas dibin. Ez ê çawa bêjim? Dîsa zêdî rêyê bikarbînim û ev re wateya tevgerê bide min. Pisîk di ber dîwer re derbas dibe. Me gotibu piştaçek hertin ditewin em dikarin bêjin dîwarî, an jî em dikarin bêjin dîwer, ev jî şikleke tewangê ye. Em ê dersa dawî avê astê de em ê vê miçarî bibînin. Yani tewanga bi vê şeklê em ê bibînin.
Evet arkadaşlar, the ile oluşan edatlardan devam ediyoruz şimdi. The now de içinde demekti. Bunu öğrenmiştik. Ama içinde durmuyorsa, içinden anlamını vermek için, yani hareket varsa, tıpkı bu örnekteki gibi ne yapıyorum? D'yi atıyorum, yerine R getiriyorum. Bisik nav kutiye der bastı be. Kedi kutunun içinden geçiyor demiş oldum. Zaten geçiyor fiili anlaşılacağı üzere bir hareket belirtiyor, yer değiştiriyor. Böyle fiillerle R kullanmak durumundayım. Örnekleri de görüyorsunuz zaten değil mi? Yerinde durmuyor, oradan geçiyor. Eğer ben yanında demek istiyorsam daha çok liber kullanılıyor aslında yanında için. Liber'de de belki kısmen kullanabilirsiniz. Ya da bazı yerlerde kullanılıyordur. Ama durmuyorsam ben yanında, örneğin ben ağacın yanındayım diyebilirim ki ez liber dareme. Ama eğer ben geçiyorsam oradan, ağacın yanından, orada durmuyorsam ama duvarın yanından ya da ağacın yanından, bir şeyin yanından geçiyorsam, yer değiştiriyorsam bu örnekteki gibi diyeceğim. Bisik liber diver der bastırın. Kediler duvarın yanından geçiyor. Bakın yanından geçiyor. Yine burada artık ben hareket bildirdim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar az önce de söylediğim gibi edatlardan sonra isimlerimiz büküm haline uğruyordu. Şurada görüyoruz zaten dişil büküm eki. Burada diver de aslında büküme uğramış. Ama bu bükümün bir küçük bir nüans, farklı bir şekli. Bu kurun son dersinde buraya da değineceğiz. Her zaman edatlardan sonra büküme uğrar. Bunu unutmuyoruz. Böyle ember devam bükün. B ve şu emeli zanen evciye nokta edin navanjı tiştek develeri. Vatiya çiğdi de vatiya da Türkiye'de doğru. Ve vatiydi de. Em bu xuyinin de bece tevger berbi aliye gibi. Tevger berbi aliye gibi. Yani ez ceki de çim ciheki ez ve nişan dedim. Em minaken xo binerin tu bi kuvvedici kabinlerin disa tevgerekiye. Ama tene aliyek tene ez berbi aliye ve tene diçim. Ne her du aliye. Anji ez bi aliye jor vediçim. Ez bi aliye jor vediçim. Disa her duyan dişi tevger hene. Arkadaşlar b ve bunları tek tek Türkçe açıklayayım çünkü kullanımları önemli ve yine mesela sınav kağıtlarında öğrencilerimizin bu konuyu karıştırdığını görüyoruz, kafalarını karıştırdığını. O yüzden böyle güzelce anlayalım. B ve Türkçedeki doğruya karşılık geliyor. Bir yere doğru gitmek arkadaşlar. Örnekte de diyor, cümlede de diyor ki tevger berbi aliye gibi, yani hareket bir yöne doğru arkadaşlar. Bir yere doğru gidiyorum, eve doğru gidiyorum, çarşıya doğru gidiyorum. Bu o doğru anlamını vermek için bu ve'yi kullanıyorum. Artık neresiyse onu ortaya getiriyorum. Tu kuvvedici nereye gidiyorsun? Motomot çevresini çevirecek olsam nereye doğru gidiyorsun? Zaten ama bir yere doğru zaten gidiyoruz. Ona özellikle belirtmemize gerek yok. Kısaca nereye gidiyorsun diyebiliriz. Ama dediğim gibi nereye doğru gidiyorsun? Ya da ez bi ali jorvedişim. Ben yukarıya doğru gidiyorum. Ya da yukarıya gidiyorum her neyse. Yukarıya doğru, yani bir yerden bir yere doğru anlamını veriyorum bu ve ile. Em varin ya diyem j ve her duşi bu ve'yi çetbin. J ve hevano ço j tane o atya derketin edida. J ve herkes bir şekli bir karbinim. Tevgeraj derketna c iki diğer dige. Tevgeraj derketna c iki derkevim u j ve diğer digim. Tuş kuvveti tu j iki derketni tu hatiye vediri. Tuş kuvveti ez j aliye jor vetim. Ez j jor derketime bejer bumez bejim. Ez j aliye jor vetim. Bala xo bidin her du berevajı hevdune. Her du vak her du berevajı hevdune. Heke ev ji ve ne boci bo demam öyle bo deman cem bikartine bak minak vedere bejim ev ji doh ve dixabtim. Ev ji doh ve dixabtim. Anji ev ji doh ve dixabite. Disa vak dem ji vataya Türkiye'de dem berid ve İngilizce vataya sins heye ya. Aynı bir vataydı deçmere. Arkadaşlar j ve iki anlamı var. Bunu hem yer için hem zaman için kullanabiliyoruz. Önce yer için olan anlamına gelelim. Evet, Türkçesi den beri gibi çevrilebilir. Tevgeraj derketna c2 diyardaki. Bu nasıl bir yere doğru olan hareketi belirtiyordu. Bu da bir yerden çıkma, ayrılma hareketini veriyor bize. Örneğimize bakalım. Tuş kuvveti nereden geliyorsun? Yani bir yerden buraya doğru gelmişsin ama nereden geliyorsun? Ez aliye jorvetim. Yukarıdan geliyorum. Yukarı taraftan geliyorum. Dikkatinizi çeksin. Birbirinin tersi bunlar. Tut kuvvet için nereye doğru gidiyorsun? Dış kuvveti nereden geliyorsun? Nereden buraya doğru geliyorsun? Belki bu şekilde düşünebiliriz.
Ez bi alê jorvetim yukarıya doğru gidiyorum. Ez ji alê jorvetim yukarı taraftan geliyorum olmuş oldu. Bunlar bize yer belirtiyordu. Eğer ben zaman için kullanmak istiyorsam bunu arkadaşlar şivo deman vateya dem beridi de. Zaman için kullanacaksam dem beri anlamını veriyor. Dünden beri çalışıyorum. Geçen seneden beri Ahmet'teyim. Bu şekilde düşünebiliriz. Ev ji duh ve dıhabite o dünden beri çalışıyor. İngilizce'deki sinse benziyor. Türkçedeki den beriye benziyor zamansal olarak. Bəli, em devam bikin. Bi re ji re. Em neka her du bi ve'ye çedbin. Naha ev her du jî re'ye çedbin. Le em divan de balava bikişem gotiye da çekin. Ne gotiye da çekin tevgerîn wekvan. Ji ber ku hinek cuda ye. Le em dîsa binêrin dîsa zaftên bikaranîn. Kam bixwînin dibêje bi re ji bo kesan wateya bihevrebûnê dide hevano. Ji bo kesan em ev derbarê me bikişine ji bo kesan. Wateya bihevrebûnê dide. Yani ne ji bo tiştên din, ne ji bo masê, ne ji bo kursiyê. Ji bo kesan. Ez bi te re pir kêfxweş im. Ez bi te re. Wateya bihevrebûnê dide. Tu çima bi min re xeber nadî? Wateya bi min re dîsa wateya bihevrebûnê dide. Ev jî bi me re tên. Dîsa wateya bihevrebûnê dide. Arkadaşlar b, r ve j, r'ye geçtik. Bunlar r ile oluşan edatlar ama şu anda şey belirtmiyoruz. Bakın daha çekin tevgeri demedim başlıkta. Bu ikisinin farklı kullanımları var. Kişiler için olan kullanımları var. Onları göreceğiz. B, r arkadaşlar kişiler için birlikte anlamını veriyor bize. Şimdi daha önce sadece b'yi görmüştük ve b'nın ile with anlamına geldiğini görmüştük. Örneğin ez bi kere hurdikim dediğimizde ben işte uçakla doğuruyorum ya da ez bi bala Fred için ben uçakla gidiyorum. O birliktelik anlamını veriyor ama bunu kişiler için kullanacaksam b, r şeklinde kullanırım. Ez bi te re pir kêfxweş im. Ben seninle çok mutluyum. Bakın sen kişi olduğu için R ile kullandım. Uçma bi min re xeber nadî. Sen neden benimle konuşmuyorsun? O ileyi arkadaşlar R ile veriyorum artık eğer kişi ise. Benimle neden konuşmuyorsun? Ev jî bi me re tên. Onlar da bizimle geliyorlar. Bir de arkadaşlar yine dikkat ediyoruz hepsine. Daha çekten sonra hep büküme uğruyor. Hep o yüzden eğer biz zamanları kullanacaksak bükümlü zamirleri kullanıyoruz. Em werin ji re'ye, ji re ji bo kesan dibêje ev Tirkiye bak ismin a hali derbas be. Kurdiya jî bi vî şeklî em bi ji re'ye wî watê didin. Em mînakê bidin. Em neka di Almanî de neşaçman wek halê datif e. Di Kurdî de jî ji re ji bo kesan dîsa. Ez ji deya xwe re qebdek gul bînim. Ez ji te re dibêjim wisa neke. Tu çima ji min re tiştek nabêjî? Tu çima ji min re tiştek nabêjî? Bila bala we bikişinin ev dîsa tenê ev te bo kesan tê bikaranîn hevano. Arkadaşlar ji re de kişiler için, yine yer için değil, kişiler için ismin a hali, işte sana, bana, Ayşe'ye, Ahmet'e o a hali vermek için kullanıyoruz. Bu Almanca'daki datife benziyor. Orada da o a halini başka şekilde oluşuyordu. Kürtçe'de de j, r ile oluşuyor. Örneklere bakalım. Ben anneme bir demet gül getiriyorum, bir demet çiçek getiriyorum. Anneme demiş oluyorum burada. Bir de dikkatinizi çeksin. Diyahue, anneme. Benim annem demiyorum. Anneme diyorum. O yüzden annem benimle bağlantılı olduğu için burada min değil, hue kullandık. Ben sana diyorum ki böyle yapma. Ben sana böyle yapma diyorum. Yine sana. Bakın o a halini verdim. Uçmacımın ratıştek nabeci. Sen neden bana bir şey söylemiyorsun? Arkadaşlar a dedim ama hani Türkçe'de de öyle ya. A, aynı oluyor yani. Yani anneme o da fark etmiyor. Bilgisini vereyim. Bana neden bir şey söylemiyorsun? Burada da yine a hali, datif halini vermiş olduk. Unutmayalım bu ikisi kişiler için kullanıyor arkadaşlar. Em hajiwarin hindariye. Ev ber gund diçin. Pır diyarı ku divir de tevgereke. Pır diyarı ku eme daçekeke tevgerin bikarbinin. Ev li gor hinek inisiyatifa ve yani tuhasin kişan vatiye bidin. Onu dikarim gül şekli bikarbinin. Le Pırani herkes bejim ben köye gidiyorum, ben köye doğru gidiyorum. Nahvazi çava bejim, tevgerek şeheye. Burada bir hareket var arkadaşlar. Köye doğru gideceğim, pardon ev için. Onlar köye doğru gidecekler diyeceğim burada. Nasıl söyleyeceğim bunu? Ev ber
bugün ve için. Ya diyem ezi te vegerim. Ezi te vegerim. Divide kesekiye. Divide kesekiye. Dive ez ji bo datekin ji bo kesan tem bikarbînim. Em çawa dikarin bêjin. Hem çawa dikarin bêjin. Var hinek bir fikrin. Arkadaşlar şimdi burada ben sen var bir de dönmek fiili var. Nasıl diyeceğiz? Mesela seninle döneceğim diyebiliriz değil mi? Peki o birliktelik anlamını bir önceki saatte görmüştük. Nasıl vereceğiz? Birliktelik anlamını seninle demem için ezi bitere vegerim. Ben seninle döneceğim. Çok daran dıfırın. Em burada dikarin gelek dışan bêjin. Lê divê em tevger çamdin ji ber ku firîn heye, lêkereke tevgerîn heye. Em dikarin bêjin li ser wek ew ne ji bo bersivabê. Mesela li ser belkî an ser, ber, bin. Em her çi dikarin bikarbînin. Gorî inisiyatifa me heye. Em dixwazin kîjan wa tê bidin. Arkadaşlar kuş, işte ağaçlar, uçmak var. Burada ağaçların üstünden diyebiliriz, yanından diyebiliriz, altından diyebiliriz. Bu sizin hani hangi anlamı vermek istediğinize bağlı. Bu örnek için ama çok dışarıdan rıdıfrın kuşlar ağaçların üstünden uçuyor demiş olduk. Gördüğünüz gibi R'den anlıyoruz ki bir hareket var ya da zaten frin uçmak bir hareket belirtiyor bize. This pace ketye mali. Burada diyor ki burada görmediğiniz bir zaman var o yüzden açıklayayım. This hırsız demek arkadaşlar. Pace biliyoruz pencere ya da şibakede deniliyor. Ketye mali eve girmiş anlamı var burada bu cümlede. Pencereden diyebiliriz ya da pencerenin içinden diyebiliriz. Her ikisi doğru. Eğer ben pencereden diyeceksem de pacere demem lazım. Çünkü hareket belirtiyorum burada. Eğer pencerenin içinden özellikle belirtmek istiyorsam dınav pacere demem gerekiyor. Zaten burada 3 boşluk var. Dınav pacere. Av kevran dherke. Burada herikin diyareko tevgerekiye. Emed şu av herikin yani pır diyareko medatekin tevgerin bikarbinin. Misal go inisiyatifa meyen fazın kişan vateye bidin. Ez karın bejim ser bikarbinin. Ez çizanım ber bikarbinin. Dur budur gori vat yani her duşi rastın bol ve minake. Arkadaşlar su taşların dherke akmak. Taşların üstünden de akabilir, yanından da akabilir. Her şeyi söyleyebiliriz burada. Yani o iki kullanım da doğru. Aklınıza bulunsun. Ne diyebiliriz örneğin? Av berke viranı derke ağaçların yanından, taşların yanından akıyor. Yanından demişiz. Ama dediğim gibi diser kevranrede hareket edersem taşların üstünden anlamını veriyorum. O da doğru. Kullandığımız yere göre. Dur periniyekte. Arkadaşlar, şimdi diyor ki uzak, periniyek çığlık, bir çığlık geliyormuş. Arkadaşlar şöyle bir mantık yapalım. Bir yere gitmek varsa, eğer gitmek varsa zaten o bir yere doğrudur. Eğer gelmek varsa o bir yerdendir. Bir kere gelmek fiiliyle, odan çıkma haliyle kesinlikle j kullanmam gerekiyor değil mi? Kesinlikle j kullanmam gerekiyor. Ama o uzaktan buraya doğru gelmiş, yani tevger berbe aliye, aliye gider keve berbe aliye giveti. O hareket bir yerden buraya doğru gelmiş. O zaman ne kullanacağım? Zaten boşluktan da belli oluyor. Artı j'da anlaştık. Dur ve periniyekte uzaktan bir çığlık geliyor demiş oldum. Tuçma ve derevan diki. Disa keseye. Şu kesçi bun bire behevre bun jire ev dati vate dati vedida. Divurde diyare ku ne behevre bune. Derev kırın u behevre bun alaka vantuneye. Nefami adım bikarbinin. Arkadaşlar şimdi çevirelim. Sen neden o yalan söylüyorsun. Şimdi kişilerle birlikte kullanılan 2 tane vardı. Bire şuradaki gibi bire birliktelik anlamını veriyordu. Jire de ismin A halini veriyordu. Burada yani ona yalan söylüyorsun dememiz gerekiyor. Onunla yalan söylüyorsun. Aslında o da oluyor mantık olarak da burada söylemek istediğimiz o değildi. Yine yani mantığa göre tabii ki istediğinizi kullanabilirsiniz. Şimdi ben diyeceğim ki ona neden yalan söylüyorsun? O zaman nasıl söyleyeceğim? Tuçma
Şuvere derevandiki. Bu da zaten kişiler için kullanılan ikinci edatımızdı. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Bu konu benim çok sevdiğim bir konu. Bence çok zevkli bir konu. Umarım siz aradaki farkı iyice anlamışsınızdır. Unutmuyoruz, eğer hareket varsa o D'ler gidiyordu, sonunda yerine R geliyordu. İkinci önemli nokta ise edatlardan sonra her zaman ismimiz büküm halinde kullanılır. Bazı istisnalar var büküme uğramayan. Onları zaten derslerde oldukça işte üstünü çizdik. Mesela hue artık öğrendik. Hue Cinapka göre hue büküme uğramıyor. Eğer isimse büküme uğruyor, sıfatsa büküme uğramıyor. Onun dışında isimlerimiz hep büküme uğruyor arkadaşlar. Bu bilgiyi de verelim. Bir dahaki derse kadar kendinize dikkat edin. Geli hevalin heja bu hatire ve esevi dike muaneyeme jibo ve jisuda var bu. Vaneyek hoş ve der baskır. Behavior hedefine hatta vaneyek edin. Da hoş ederim yani. Geli hevalin heja umkheratın ferga kurdi. İro micarame cinapkin lehefkıs diye. Ya brasti ev micar ne micara ve asti ev micareke bu astım bilintire le şiber ku mehen tiştem bringehin juha medit em himbun u her vuha ev micar nekte şaşkırın jehela rasnivi seveji jehela bu karanine beşi şiber veci muhas em de ve asti de yine ve micara bringehin bibin. Arkadaşlar 6. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde cinapken lehefkısti konusunu öğreneceğiz. Bu konu az önce de söylediğim gibi aslında üst kurların konusu. Böyle direkt A2 konusu değil ama bu konuyla ilgili temel şeyleri biz zaten şimdiye kadar öğrendik. Çünkü edat kullanacağız, öğrendik çok iyi. İşte cinaf kullanacağız, öğrendik. Tavan kavramını öğrendik. Hepsi bu konuyla alakalı. Bir de arkadaşlar bu konu hem çok fazla kullanılıyor Türkçe bilenler tarafından hem de bazı durumlarda yanlış yazılıp yanlış da kullanılıyor. Dersin ilerleyen slaytlarında göstereceğim zaten nasıl yanlışlar olduğunu. O yüzden böyle sağlam bir temelle gitmek istedim ve bu konuyu da bu kurda öğrenmek ve öğretmek istedim. Şimdi ilk slaytımıza geçelim. Heval nutbir metneke em behevdure bu konunun o analize metne bakın. Min digot kaydı dileviyle tiştek nemaye. Lette de kuleke mazın heye. Dıçı da kuleke mazın heye hevalno. Dileviyle ne olsa em çitbinin evde cihe dilevi cihevi gırtiye kabınerin edi dilevi de dilevi de edi cihevi gırtiye. Em berdevam bakın. Es pere dağıfım. Es bekire dağıfım. Buvire, anji buvire, anji bu ayşeire, anji bu bave xore, her tişti bedvirde. Disa cihe naveki gırtiye, keseki gırtiye. Anko ev cinavkeş xo diyare. Lili min guhdar nake. Ka tu ji jere bibeje. Ji kire bibeje, ji wire, anji ji were, anji ji diyaminre, ji xuşka xore, her tiş disa dibe. Dema ku ez lê dinerim, ez li kê dinerim, disa li wî, li wê, li diya xwe, her tiş disa dibe. Yani cê navekî girtiye. Zaf xemgîn dibim. Bila di li wê neyan nenêre û ev qas xwe nêşine. Vir de çar cûre hene, şu cinavkên levxistê ji çar cûreyan pêk de, em ê bi hevdûre yek bi yek vana kontrol bikin. Arkadaşlar şimdi bu metnin analizini yapalım hep birlikte ve cinavkên levxistê nerede kullanılmış bir bakalım. İlk cümlemizde bir şey yok. Min digot kaydı dileviyle tiştek nemaye. Ben burada digot söylemenin geçmiş zaman hali daha öğrenmedik. Yani bunu böyle bir kalıp gibi şey düşünebilirsiniz. Yani ben sanıyordum ki, ben söylüyordum ki, ben öyle sanıyordum. Dileviyle tiştek nemaye. Onun gönlünde bir şey kalmamış. Dileviyle, onun gönlünde bir şey kalmamış. Lete de kulekemazın heye. Ama orada büyük bir dert var. Büyük bir keder var, elem var. Kul bu anlamlara geliyor. Dert, elem, keder, acı. Nerede var peki? Dilevi'de. Artık bakın le dilevi'de kulekemazın he demiyorum. Lette de diyorum. Ama orada onun içinde diyorum değil mi? Yani diyebilirim ki bu de dilevi'nin yerini tutmuş burada. Dilevi bize olmuş de. Yani şöyle söyleyebilirim. Büküm ekinden alışacağı üzere dişil büküm eki almış. Dişil bir kelime. Artık demiyorum uzun dilevi, de diyorum ya da işte dilevi de şeklinde de çevirebilirsiniz.
Bir de burada onun gönlünde o kişinin erkek olduğunu da biliyorum artık. Es bere dağıfım. Ben onunla konuşuyorum. Onunla konuşuyorum. Peki burada onunla anlamını veren ne arkadaşlar? Şimdi geçen dersimizde biz b're'nin kişiler için birliktelik anlamı verdiğini öğrenmiştik. Değil mi? Daha çeken tevgenin konusunda. Ama burada onunla diyorum ama b're görmüyorum. Sadece re'sini görüyorum. Peki b'sı nerede bunun arkadaşlar? Aslında b'sı bu p'nin içinde. Yani bu p, b, we'nin yerini tutmuş. Bakın hem b'nın yerini tutmuş hem de onun anlamına gelen we'nin yerini tutmuş ve ez b'wire dağfım yerine ez bere dağfım demişiz. Lelimin guhtarnaki ama beni dinlemiyor. Katu jejere bebeje. Hele sen de ona söyle. Ona söyle. Şimdi ona anlamını vermek için biz ne diyorduk? Jivire ya da jivere diyorduk ya da jidyamınre. Yani kişiler için jire oluyordu o anlamını veren. Peki burada ne var onun yerine? Burada bir J görüyoruz. Bakın jivi ya da jive dememiş. Sadece J demiş. Ben o zaman ne anlıyorum? Bu J'nin yine jivi, ona Jiwi'nin yerini tuttuğunu anlıyorum arkadaşlar. Artık yavaş yavaş kalıp belirleşiyor. Demako ez lednerim. Ona baktığımda zavham gindirim. Çok üzülüyorum. Şimdi ona baktığımda lenerin yani l kesekin nerin. Bu bir fiil. Değil mi? Bir şeye bakmak oluyor. Ben burada ne yapıyorum? O l'yi görmüyorum artık o fiilde. We de görmüyorum. Sadece L görüyorum. O zaman şunu diyebilirim. Buradaki L de yine We'nin yerini tutmuş. Demako ez Louis dinerim ya da demako ez L dinerim. İkisi de aynı. İkisi de doğru arkadaşlar. Bilaydi Louis'nin nere? Bakın bir daha L nerim var aslında. Görüyorsunuz değil mi? L nerim. Artık fotoğraflara bakmasın. Bu ev pasifone işine ve o kadar kendini üzmesin. Acıtmasın. Şöyle özetleyelim arkadaşlar. Cinafken lefhısı dediğimiz şey bir adet edattan ve bir de e'den oluşuyor. Bu e'nin ne olduğunu ileriki kurlarda öğreneceksiniz. Hiç orasıyla ilgilenmeyin. Artık bunlar j, e yan yana geliyor ve j'yi oluşturuyor. B, e yan yana geliyor ve b'yi oluşturuyor. D, e yan yana geliyor ve d'yi oluşturuyor. L, e yan yana geliyor ve l'yi oluşturuyor. Artık bunları şunlar yerine kullanabiliriz. Şuradaki e'ler içinde we ve'yi direkt düşünebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar bu cinafken hefkısı dediğimiz bu 4 tane zamir türü sadece 3. tekil kişi için kullanılır. 1., 2. ya da çoğullar için falan değil. Zaten notumuzda da öyle diyor. Cinafken hefkısı jibo kessa anji kesisteyem yakşımar ango we ve debkarani. Yani bunlar sadece we ve'nin yerini alır. Şu edatları öğrendik. Edatlardan sonra büküm halinin kullanıldığını biliyoruz. İsimse de zamirse de bükümlü zamir konacak ya da isme büküm eki gelecek. Eğer 3. tekil kişileri kastediyorsam şu şekilde kısaltabildiğini öğrendik bu derste arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Tüye juvire çı bıkri. Sen ona ne alacaksın? Şimdi ona anlamını j ve r'nin verdiğini öğrendik. Tamam, bu bizim edatımız, ona anlamını veren. Edattan sonra büküm olduğu için işte evviye dönüştü. Buradan erkek olduğunu anlıyorum. Peki ben bunu kısa olarak nasıl kısaltabilirim? Tüye juvire çı bıkri. Bakın ne oluyor? Ezi jere kompütüreki bıkrim. Burada bir iyi olması gerekiyordu arkadaşlar. Yanlış yazılmış. Ezi juvire kompütüreki bıkrim ya da bunun kısa hali şurada öğrendiğimiz gibi ezi jere kompütüreki bıkrim. Yani jvi artık j'ye dönüşmüş arkadaşlar. Bu avşini yaratayım. Sen avşinle geliyor musun? Şimdi ben diyebilirim ki cevap olarak bele ez bu avşini yaratayım ya da bele ez bu verettim. Burada kadın olduğunu anlıyorum avşinin. Ez bu verettim. Ya da bunun kısa hali olarak bele ez berettim diyoruz. B neyden oluşuyor? B ve E'den oluşuyordu. B oluyordu. Zaten birliktelik anlamını veren onunla kişiler için böyle olduğunda yine tam bir önceki derste öğrendik. Çantaya çeheye em dikarim bejin çantaya da tiştek düneye. Anji dve de tiştek düneye. Anji e de tiştek düneye. Angu em çi femdikin
Di çantayı da evde o ev hali devan katiye bahevdu. Bu ye de. Arkadaşlar tıpkı bunlarda olduğu gibi dı ve buradaki yani büküm hali diyeyim ben size yan yana geldiğinde artık bize T'yi verdi. Zaten dı de biraz içinde anlamını veriyordu. Daha de çantada ne var? Orada işte bir şey yok dedim burada. Artık bu çantanın yerini tuttu. Lüve bigere. Yani onu ara. Lüve bigere. Cevap olarak ne diyebiliriz? Eze lüve bigerim diyebiliriz. Ya da eze işte kişinin adı Zelal olsun. Eze lü zelale bigerim diyebiliriz. Ya da kısa hali olarak eze le bigerim. Yine bu le de l ve büküm halinin yerini tutmuş. Böyle ember devam bikin. Divê tu ji wê lêborîm bixwazî. Em çi dibînin virde? Ji wê dibînin, ne wisa? Ji û halê tevangê û kesasê em. Her tişt dibe. Nexwe em dikarin vîneka kurt bikin. Em ê çawa kurt bikin? Ji û ew ê dihat bahevdû. Divê tu jê lêborînê bixwazî bû. Di vir de hevano, ji xwe jê me got cihê ji û wêyê digire. Ji ber vê yekê em êdî nikarim bibêjin divê tu jê wê lêborînê bixwazî. Jê wê şaş e. Ji ber ku ji xwe ev jê cihê wê jî digire. Arkadaşlar burada en çok yapılan yanlışı, yazım yanlışını görüyorsunuz şu anda. Bütün örnekler için bakacağız buna. Şimdi divê tu ji wê lêborînê bixwazî ondan özür dilemelisin. Ben bunu ji wê'yi görüyorum artık. Bunu nasıl kısaltabilirim? Divê tu jê lêborînê bixwazî. Yine ondan özür dilemelisin dedim. Artık buradaki j, ji wê'nin yerini tuttu. Burayı anladık. Arkadaşlar artık bu yerini tuttuğu için wê'nin de ben bir defa daha wê'yi yazamam. Buna gerek yok artık. Divê tu jê wê lêborînê bixwazî artık yanlış. Bu en çok öğrencilerimizin en çok yaptığı yanlış bu arkadaşlar. Ya j lêborînê bixwazî demem lazım ya da ji wê demem lazım. Ya da belki isim kullanırım. J, Ayşe de diyebilirim. Ama J ve ikisini aynı anda diyemem. Çünkü buradaki J zaten V'nin değerini alıyor. Zaten ikisinin birleşiminden oluşuyor bu. Em ji bo münakendin jî binêrin. Di fergê de çend xwendekar hene? Di fergehê de kabinêrin. Di fergehê de. Burada di yekiye kesa seyem işte seyem yekşimar heye em ne mecbur çok kesbe we hani c tiştan çitikre ez edi çavat karım beyçim diye de çend kesene yani ciddi de çend xonde karene fark nake ez karım beyçim diye de efte cihedi u fergehe digre le ez ne karım beyçim de fergehe de çend kesene jiber kuçku efte cihe her duyançı digre. Arkadaşlar aynı şekilde dı'dan ve büküm halinden T olduğunu öğrendik biz. Artık bu T'nin her ikisinin yerini tuttuğunu da biliyoruz. O yüzden bir daha içinde sınıfta dememe gerek yok. Zaten burada T derken orada diyorum yani örneğin. O yüzden zaten fergehe ve T'yi yan yana kullanamam. D fergehe de çent kesene yanlış. Yanlış arkadaşlar. Tekrar ediyorum. D her ikisinde yerini tutuyor burada. Zaten orada diyorum ben burada. Orada sınıfta işte kaç kişi var demem saçma olur. Ya orada kaç kişi var derim ya da sınıfta kaç kişi var derim. Sınıfta diyeceksem bu şekilde ilki gibi orada kaç kişi var diyeceksem T'de demem gerekiyor. Diloteli dimini. L'ye dibinin burada o hali devam edibinin, nabek dibinin işte işte seyeme diyare. Em kan çava beşin, l'yem çava kurt bakın. Tu ledmini. Tu ledmini. Em dîsa wek van, em nikarin ço gavaz bêjim lê ev cihê otelê jî digire, cihê liyê jî digire. Ez êdî hewce tune ez dîsal vir lê otelê binivisim. Ji ber vê yekî jî tu lê otelê dimînî şaş e. Aynı şekilde arkadaşlar sen otelde mi kalıyorsun? Ya da burada nasıl söyleyebilirim? Sen işte orada mı kalıyorsun diyebilirim. Zaten bu L hem L'nın hem de otelin yerini tutuyor. Hem L'nın hem otelin yerini tutuyor. O yüzden orada otelde demiyorum. Artık sadece bir tanesini kullanıyorum. Ya tu ledmini diye sorarım yani orada mı kalıyorsun ya da tu oteledmini otelde mi kalıyorsun derim. Ev bu balafre na İstanbul'e. Yine burada bir bıl görüyoruz. Bir de üçüncü tekil şahsın kullanıldığı bir yer görüyoruz. Zaten bunu söylememe gerek yok. Çünkü tekil kişi sadece kişi olmayabilir yani.
Herhangi tekil ve o dediğimiz her şey olabilir. Burada işte uçakla mı uçakla bu Balafrina İstanbul uçakla gelmiyor. O uçakla gelmiyor İstanbul'a diyoruz. Şimdi uçakla bu Balafre bunun yerini ne tutabilir? Bu neye dönüşüyordu? Ev ve na İstanbul'u. O onunla İstanbul'a gelmiyor dedik burada da. Zaten onunla dediğim şey uçakla, uçak ile. Ben bu anlamı B ile verdim. Hem B'yi içeriyor ile anlamını hem de uçak anlamını şuradaki ev sayesinde içeriyor. O yüzden bir daha onunla uçakla dememe gerek yok. Yani eğer ben ev B Balafrena İstanbul dersem yanlış olur. O onunla uçakla İstanbul'a gelmiyor demiş olurum. Bu da gramer olarak yanlış. Hin lêkerin ku bi cinakên lêvxistî çêdibin. Hevan ûndvan divir de hin lêkeran dibînin. Ev lêker bûne lêkerên nû. Mesela gihiştin, buya tê gihiştin, işte ketin buya pê ketin, her vekidin. Ev hemû lêker bi cinakên lêvxistî çêbûne. Wek mînak, di ê gihiştin, buya tê gihiştin. Bi ê ketin, buya pê ketin. Mesela bi çawa bêjim, bi tiştekî ketin ez nabêjim, ez bêjim pê ket. Êdî buya lêkereke nû. Bi ê xistin, buya pê xistin. Ji ê kirin, buya jê kirin. Ser ji ê kirin, buya ser jê kirin. Ji ê birin, buya jê birin. Li ê kirin, buya lê kirin. Arkadaşlar burada bu cinaktin levhasıyla oluşan bazı fiilleri görüyoruz. Şunun bilgisini vereyim. Bu fiiller asıl anlamını kaybetmiş fiiller. Aslında türemiş fiil gibi düşünebilirsiniz. Örneğin giyiştin, yetişmek, gaçtın da deniliyor. Yetişmek ama t giyiştin artık anlamak, kavramak. Bakın buradaki t nereden geliyor? D ve e'den geliyor arkadaşlar. Bunlar yan yana gelmiş. Artık yeni bir fiil olmuş diye giyiştin. O da bize anlamak, kavramak anlamını veriyor. Ya da b, e ketin. Ketin normalde düşmek, girmek anlamı vardı. Ama şunların yan yana gelmesiyle p ketin ise yanmak demek arkadaşlar. Bir şeyin yanması, tutuşması. Ateşin yanması. Ya da aynı şekilde b, e hıstın. Aslında hıstın işte koymak anlamı var. Ama p hıstın dediğimizde artık ateş yakmak anlamını veriyor bize. J, e kırın. Kesmek anlamında ama ben J kırın dersem kırın yapmaktı ama J kırın dersem artık kesmek anlamı var. Hatta şurada varmış zaten. Cebrin de öyle. Ser J kırın. Ser kafa demek. Kırın yapmak demek. Ama bu J yani J, E'den oluşmuş J hepsi yan yana geliyor. Ser J kırın yeni bir fiil oluyor. Canlı hayvanı kesmek diye çevirdim ben. Çünkü ya aynen bu kurbanlarda kesiyoruz ya biz. Onun için kullanılıyor sadece. Yani ser kafa demek ama bu kafa kesmek yerine kullanılmıyor yani. Direkt canlı hayvanı kesmek anlamında kullanılıyor. Yine jebrin silmek. Brin j, brin. Yan yana geliyor. Brin normalde götürmek arkadaşlar. Jebrin silmek oluyor. Yepyeni bir fiil oluyor. Kırın yine yapmak, etmekti. Kırın. Kırın yani artık giydirmek oluyor. Tabii ki yine bunların hepsi üçüncü tekil kişi arkadaşlar. O yüzden giydirmeyi de çoğu kişiler için değil, tekilse kullanıyoruz. Bunun yerine mesela şey de diyebilirsiniz. İşte li keçahwe, işte ez li keçahwe, ez cile keçahwe li ve dikim de diyebilirsiniz. Bakın uzun hali o li ve kırın. Ama kısa hali le kırın. Ez le dikim, ben giydiriyorum. Anlamını veriyor direkt. Şimdi arkadaşlar burada çoğu artık kendi anlamlarını kaybetmişti ve yeni bir fiil oluşmuştu. Şurada da yine bu zamirlerle oluşan fiilleri görüyoruz ama burada anlamlarını kaybetmiyorlar. Sadece bunlarla oluşuyorlar. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Siz de kullanıma dikkat edin. Jikeseki, jitişteki haskirin. Birini sevmek. Fiil bu. Jikeseki, jitişteki haskirin. Yani ben şuraya işte ez jide hazdikim diyebilirim. Ben seni seviyorum. Ez jide hazdikim diyebilirim. Ben annemi seviyorum. Ez jivi hazdikim diyebilirim. Ben onu seviyorum. Buraya o biri geliyor ya da bir şey geliyor. Eğer ben bir şey kullanmayacaksam, isim falan vermeyeceksem direkt ne diyebilirim? Cinakin nefesi kullanabilirim. J haskirin yine sevmek anlamı. Yine bir şeyi, birini sevmek anlamını veriyor artık. Şuradaki J keseki ya da J tiştekin yerini tutuyor.
Yine bunun açılımı ne? Az önce de gördüğümüz gibi J neyden oluşuyordu? J ve E'den oluşuyor arkadaşlar. Örneklere bakalım. Ez ji havine hez dikim. Ben yazı seviyorum. Ben bunu kısa olarak nasıl söyleyebilirim? Ez direkt J hez dikim. Onu seviyorum diyebilirim. Ama ez J havine hez dikim diyemem. Çünkü J zaten havinin yerini tutuyor burada arkadaşlar. Bir daha ben onu yazı seviyorum dememe gerek yok. Dest bitişteki kırın. Ango dest bekir'in. Bu çok fazla kullanılan bir fiil arkadaşlar. Çok yaygın bir fiil. Her ikisi de öyle. Dest bekir'in başlamak. Aslında dest bekir'in nereden geliyor? Dest bitişteki, yani bir şeye başlamaktan geliyor. O bir şeyi biz buna yazıyoruz. Örneğin dest bikar, dest bi herhangi bir şey. Ez dest bikari dikim dersen ben işe başlıyorum demiş oluyorum örneğin. Yani buraya bir şey gelmek zorunda. Peki ben onun yerine zamir kullanmak istersem dest bekir'in diyebilirim. Ona başlamak gibi oluyor arkadaşlar. Peki bu P nereden geldi? Biliyoruz. B ve tiştek, yani B ve E'den geldi. Birleşti ve burada P olarak fiilimiz oluştu. Şimdi bunun açılımına bakalım. Ez dest bızanınge hedikim. Ben üniversiteye başlıyorum. Ya da bunu kısa olarak nasıl söyleyebilirim? B ve E'yi gördüm. Ez dest bedikim. Ben ona başlıyorum demiş oldum. Ama ez dest bızanınge hedikim diyemem. Neden diyemem? Çünkü ben işte ona üniversiteye başlıyorum demiş olurum. Bu da yanlış olmuş olur. Tekrar dediğim gibi arkadaşlar buradaki çoğu yüklem yani yeni bir anlam kazanmış. Örneğin işte yetişmekle anlamak çok aynı fiiller değil. Ya da girmek, düşmekle yanmak da değil ama bakın yepyeni fiiller oluşuyor ama şunlar da aslını kaybetmiyor. Haşem verin hindarya xwe. Ka onu binerim peşi tahmin bakın ama Musa yek biyek biçin. Ez tiştek edvirde. Red beşim ev ciddinim bize. Çuvarı ve valahiye ez red beşim ev ciddinim bize. Ev çi digre ez jwire, ez jwere, ez xwendekara xwere. C kese seyem digre. Li ser masê sindoqek heye. Nokta nokta de feki hene. Çi de feki hene, di sindoqê de feki hene. Ne olsa? Nexwazê çawa bidim bi cinavkê nefxistê de feki hene. Ew ji metrobüsê hez nake. Lê dîsa ji metrobüsê hez nake, lê dîsa tê kargehê. Çi were cêwî de? Lê dîsa pê tê kargehê. Ango em dikarin cêwî de binivîsin. Lê dîsa bi wê tê kargehê. Ancak bu metrobüsê tê kargehê. Arkadaşlar bu örneği Türkçe'de anlatayım. O metrobüsü sevmiyor ama yine de onunla geliyor. İşe onunla geliyor diyeceğim. Onunla anlamını nasıl veriyorduk biz? İşte bu ile veriyorduk değil mi? Birliktelik anlamını nesneler için. Bu metrobüse diyebilirim burada. Ya da bu ve metrobüsenin kısaltılmış hali ve zamir kullanarak oluşmuş hali P diyebilirim. PT kargı. Onunla demiş oldum burada da. De avahiye de dehhani hene le de qed dikan tunene. Çi were burada? Lê di çi de qed dikan tunene? Di avahiye de ne olsa? Ez çawa dikarim kurt bikim? Lê de qed dikan tunene. Burada dedik ki arkadaşlar binada 10 ev var ama nokta nokta hiç dükkan yok dedik. Neyde dükkan yok? Binada değil mi? Peki ben bina yerine onda anlamını nasıl verebilirim? The avahiye'de binada diyeceğime de diyorum. The ve e'nin yan yana gelmiş hali d'yi veriyordu bize. Tükenge des bikaridiki tükenge des de tişteki kırın. Kabinenin burada kare ev. Es pencemehe dest emeçi beşin. Desnan beşin bikari. C bu zaman geçidikre dest beydikim. Tu ji werzîşê hez dikî? Ji werzîşê. Na ez em ê çawa kurt bikin? Ez jê hez nakim. Ya dawî ez nokta noktayê hez dikim lê belê ez nokta nokta nakerim. Em çawa dikarim vî çekim. Arkadaşlar şimdi son örneğimizde ben sevmek ama Kürtçedeki mantığı anladık artık. Bir şeyi sevmek olur o. Hani böyle bakmamız lazım. Bir şeyi seviyorum diyeceğim.
Yani onu seviyorum diyeceğim örneğin o bir şey neyse. Nasıl söyleyebilirim bunu tünafkin lafzıyla? Ez, je, hezdikim. Ben onu seviyorum. Lebeli ama ben şimdi burada gerin görüyoruz. Gerin aramaktı. Ama bu fiil bir edatla oluşuyordu. Arkadaşlar bu edatla oluşan fiilleri, tüm edatları biz zaten çokça diğer kurlarda gördük. Eğer eksiniz varsa önce onlara dönüp bakabilirsiniz. Gerin tek başına kullanılmıyordu. Daha doğrusu gerin tek başına kullanılırsa gezmek anlamını verir. Ama lı keseki gerin olursa bu artık aramak anlamını veriyordu bize. O yüzden nasıl söyleyebilirim? L'nın yerini ne alacak burada? Ez, le, nagerin. Ben onu seviyorum ama onu aramıyorum demiş oldum burada da. Peli hevalin heja, em hatin davya vaneye xwe, hevi dikmiş bu veci su devar bu evane, hatta vaneye gedin lixwe baş binerin, lixwe mukatebin, heke kemasyon ve hebin, un dikarin li astayken binerin, u Luan micaran guhtar bikin, şibar kutede gerek micaran gerek bir berfrehi ve gotin, unca dikarin le binerin. Arkadaşlar diğer derste görüşmek üzere. Eğer dediğim gibi eksiğiniz varsa edat konusuna ayrı bakabilirsiniz, büküm konusuna ayrı bakabilirsiniz, edatlardan oluşmuş fiillere bakabilirsiniz. Bunların hepsi birinci kurda yer alıyor. Zaten bir video en fazla 20 dakika falan oluyor. O yüzden şey yapmayın yani. Eğer eksiğiniz varsa onları giderip bir daha gelip dersi dinleyebilirsiniz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi günler arkadaşlar. Hevalin heja, bixêratin fêrgeha Kurdî, îro mişara me mişarekî gelek balkêşe, ez ji Tirkiyê canmış bo vê mişarê. Mişara me dema boriya sade ye. Dema boriya sade ji bo lêkerên negerguhez. Em ê qasektin lê binêrin negerguhez çi ye, gewan bêjin gerguhez çi ye, em ê hînî wan bibin. Ev dem dîsa demeke sereke ye, jiyana rojan de zaf ye, û bi min ji bo kesên Kurdî axê hinek dijwar li gorî dema bê. Ji ber ku hin qayde hene di nav jiyana rojane de em tiştekî diaxivin lê rastiya wan hinek cuda ye. Em ê hînî şaçiyên xwe jî bibin di vê waneyê de. Arkadaşlar 7. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu demaborya sade yani basit geçmiş zaman ya da dil geçmiş zaman diye çevirebiliriz. Bugünkü konumuzu Leyker'in negergöhez başlığı altında inceleyeceğiz. Yani geçişsiz fiiller için işleyeceğiz. Negergöhez geçişsiz demek. İlerleyen bu derste ve bundan sonraki derste geçişli olunca, geçişsiz olunca neler değişiyor bunu hep birlikte öğreneceğiz. Bu çok temel bir zaman. Bütün dillerde olduğu gibi artık geçmiş zamana giriş yapıyoruz. Şimdiye kadar beklememizin sebebi yani ikinci kura kadar beklememizin sebebi ise arkadaşlar tüm geçmiş zamanların diğer zamanlardan farklı olması. Çünkü artık başka bir kök üzerinden ilerleyeceğiz. Biz ne demiştik? Türkçe'de iki temel kök var. Şimdiki zaman kökü ve geçmiş zaman kökü. Şimdiki zaman kökünü biz şimdiki zamanda, geniş zamanda, gelecek zamanda ve birçok tipte kullandık. Artık başka bir kökle bizim işimiz. Yalnız şöyle bir şey, hiç Kürtçe bilmeyenler için bana göre, benim fikrim diğer zamanlar daha zor. İşte geniş zaman, gelecek zaman gibi. Çünkü bir kural yok o kökleri ezberlerken. Yani ezberlemek gerekiyor. Çoğu zaman bir kural yok. Bunda ise öyle bir şey yok. Hep küçücük bir kural var ve bütün kökleri direkt elde edebiliyorsunuz. Ama bunu da bu zamanda bence Kürtçe bilenler için biraz şey gelecek, biraz zor gelecek. Çünkü bazı kurallar var ki bizim günlük hayatımızda çok yerleşmiş. Biz öyle konuşuyoruz ama aslında öyle olmaması gerekiyor. Yani bazı hatalar yapıyoruz söylerken bunları. Şimdi hep birlikte tek tek göreceğiz. Bu derste geçişsiz fiiller için ve diğer dersler, 8. derste ise geçişli fiiller için şimdiki zamanı öğreneceğiz. Şimdi ilk slaytımıza geçelim. Slaytdayken de mednekiye em dîsa bi mednekî em dest pê bikin û em analiza metnê bikin bi hevre. Dawiya hefteyê hevala min a zarokatiyê ji Amedê hat Stenbolê. Min şeveqê ew li balafirgehê pêşwazî kir. Em hatin malê, me bêhna xwe veda û em ji malê derketin. Pêşî em çûn Taksimê û em heta Karaköyê meşiyan. Em ji wir derbasî Eminönü'ye bûn û me li wir masî xwatin. Piştre jî em ji rêya tramvayê heta Beyazıt'ê meşiyan. Me gelek cihên dîrokê dîtin.
Emza vuastiyan leme rojeke têru tiji derbas kir. Arkadaşlar bu metinin hepsi geçmiş zamanla yazılmış bir metin. Şimdi bakalım anlamına. Dawiya hafteye hevalamla zarukatiye ji amede hat İstanbul'da hafta sonu çocukluk arkadaşım Ahmet'ten İstanbul'a geldi. Gelmek fiili neydi arkadaşlar? Hatın. Hatından hat kalmış elimizde. Min şevaki evli balafırgehi peşvazi kir. Ben sabah onu havaalanında karşıladım. Karşılamak peşvazi kırın. Em hatin mali. Biz eve geldik. Yine hatını görüyoruz ama em olduğu için, çoğul olduğu için kişi eki görüyoruz burada. Me behna hovveda. Behna hovvedan dinlenmek arkadaşlar. Ve hesin de deniliyor. Behnvedan da deniliyor. Biz işte biraz dinlendik. U emcimali derketin. Ve evden çıktık. Derketin çıkmak. Peşi emtün Taksim'i. Önce Taksim'e gittik. Bu hem hatta Karaköy'e meşyan. Ve Karaköy'e kadar yürüdük. Meşin, yürümek fiilini görüyoruz. Emçivur derbası Eminönü'ye bun. Derbas bun. Diyor ki oradan Eminönü'ne geçtik. Derbas bun geçmek arkadaşlar. Umelur masihvar. Ve orada balık yedik. Kış sışı emçiraya tramvaya hatta Beyazıt'a meşyan. Sonra da tramvay yolundan Beyazıt'a kadar yürüdük. Meggelek cihendiroki didin. Biz birçok tarihi yer gördük. Emza vostiyan, biz çok yorulduk. Yorulmak vastan fiili. Le merojeke terutişi derbaskır. Ama terutişi dolu dolu. Dolu dolu bir gün geçirdik. Yine geçirmek derbaskırın fiilini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu fiilleri tek tek bir daha bakalım. Em yek biyek luan binerin le lekeran. Hevala minji amede hat. Mekot eftijan lekera hatin. Min ev peşvazi kır. Megot kijan lekere peşvazi kırın. Em jimale derketin. Kijan lekere derketin. Em çun Taksim'i. Kijan lekera çune. Em hatta Karaköy'e meşyan. Kijan lekere meşin. Melvur masi xwar. Kijan lekere xwarin. Me rojeke hoş derbas kır. Kijan lekere derbas kırın. Arkadaşlar burada şu fiillerin mastar halini, forma raderin dediğimiz mastar halini görüyorsunuz. Fiillerin mastar halini ve geçmiş zamanda da kullanımını görüyorsunuz cümle içinde. Şimdi burada dikkatinizi bir şey çekecek arkadaşlar. Bazen mesela şurada em demişiz, yani yalın zamir kullanmışız ama mesela burada me demişiz. Bükümlü zamir kullanmışız. Em için Taksim'e, biz Taksim'e gittik. Me masihvar, biz balık yedik. Temelde ikisi de geçmiş zaman ama biri yalın halde olmuş, biri bükümlü halde. Arkadaşlar bu tam da geçişlilik, geçişsizlikle alakalı ve dersin başında ne dedik? Geçişsiz fiiller için olanı göreceğiz bu dersimizde, yani 7. dersimizde. O yüzden bizim işimiz bu ders için yalın olan zamirlerle ilgili. Şimdi bir de fiillere bir daha dönelim. Fiiller nasıl elde ediliyor geçmiş zamanda? Çok önemli. Dedik ki geçmiş zaman kökü ve işte şimdiki zaman kökü var. Adından da belli olacağı üzere tüm geçmiş zamanlarda geçmiş zaman kökünü kullanıyoruz. Ama bu kökün elde edilmesi çok kolay. Çünkü arkadaşlar bu forma raderin dediğimiz mastar halindeki fiillerden sonundaki biz neyi ya da ını atarsak, eğer ın varsa ın, ne varsa ne atarsak elimizde kalan bizim geçmiş zaman kökümüz oluyor. ın varsa ın gidiyor, ne varsa ne gidiyor. Tek tek bakalım. Çun gitmek fiili. Sadece ne var, ne gitti. Benim şimdiki geçmiş zaman köküm ne kaldı elimde? Sadece çu kaldı. Peki ez için örneğin bu cümleyi nasıl kuracağım? Ez çum. Ez çum. Bakın sadece şimdiki zaman ez'e göre olan kişi eki geldi. Hatın fiili gelmek fiili. ın var sonunda. Yanında ı da var. ın varsa ın gidiyor dedik. Elimizde hat kaldı. Peki ez'e göre nasıl çekimdeyiz? Ez, hat, bir de kişi ekimiz ez hatım, ben geldim oldu. Huarım var arkadaşlar.
Huar'ın ın var sonunda, o yüzden ın gitti. Huar kaldı elimizde. Nasıl söyleyeceğiz geçmiş zamanda? Min huar. Ben yedim. Burada artık şimdi kişi eki görmüyoruz artık burada. Bu bizim diğer ipucumuz. Ama geçişsiz fiillerde kişi ekini kullanıyoruz arkadaşlar. Zaten buradan tespit edebilirsiniz onu. Got'un söylemek. In var, in gitti, got kaldı elimizde. Min, got, ben söyledim. Yine kişi ekini görmüyoruz çünkü bunlar geçişli fiil. Diğer dersimizin konusu. Gerin arkadaşlar gezmek. Ne var sadece? In yok. Bakın bu i değil. O yüzden neyi attık? Geri kaldı elimizde. Peki ez'e göre nasıl çekimleyeceğiz? Ez gerim, ez geriyam ya da her ikisi doğru. Habitin çalışmak. Sadece ne var? Bunlarda sakın şu i'yi de atmayın. Habit değil kökümüz. O şimdiki zamandaydı. Geçmiş zamanda ne varsa ne gidiyor, in varsa in gidiyor. Burada sadece ne var? Habiti kaldı kökümüz. Es habitim, ben çalıştım oldu. Ahvin konuşmak. Ahvi ne vardı ne gitti? Geçmiş zaman kökü. Es ahvim, ben konuştum oldu bu. Avet'in atmak. In var, in gitti. Avet kaldı elimizde. Minavet, ben attım. Geçmiş zaman hali arkadaşlar. Şimdi dedik ki bazıları minle yapılıyor, bazıları ezle. Bu tamamen geçişli ve geçişsiz olma durumuna göre değişiyor. Ve biz bu derste ne gergöhezi yani geçişsizlik durumu üzerine, geçişsizlik durumunu öğreneceğiz. Bunun üzerinde duracağız. Hekeleyker ne gergöhez? Geçişsiz, intransitif ve yani geçişsiz ise fiilimiz. Breser tüneye, nesne yoktur. Kırdeharu dimine, özne yalın halde kalır arkadaşlar. Es, du, ev, em, hun, ev ya da işte isim kullanacaksam zozan, mırat, artık her neyse. Yalın halde, asla bükümlü halde değil. O min, te grubu değil, es, du grubundan kullanacağız. Leker ligori kırdeyi tek şandın. Fiil özneye göre çekimlenir. Ango hartafen keserle dem karanin. Yani kişi ekleri kullanılır arkadaşlar. Kişi ekleri kullanılır. Örneğe bakalım. Şimdi burada çun gitmekti. Ne vardı ne gitmişti? Çu kalmıştı kökümüz. Peki sen gittin diyeceğim. Sen gitmek geçişsiz bir fiil. O yüzden tu halini kullanıyorum. Tu, çu, bir de kişi ekini kullanacağım. Ligori kırdeyi dekşandı. Tu çui. Sen gittin. Piştite senden sonra ez hadim. Ben geldim. Gitmek ve gelmek bunlar geçişsiz fiil. O yüzden nesne almaz. Presertüneye kırde harudimine özne yalın halde kaldı. Ligori kırde dekşandın özneye göre de çekimledik. Şimdi biraz daha geçişsiz nasıl bileceğiz biz geçişsiz ya da geçişli olmasını? Biraz bunun üstünde duralım. Burada çok güzel ipuçlar var. Böyle liste yapmaya çalıştım. Sizin de daha kolay tespit edebilmeniz için. Şimdi birincisi dedik ki nesne yoktur arkadaşlar. Breser tüneye, ango bersiva çiye tüneye. Nesne yoktur. Yani ne'nin cevabı yok. Şimdi Türkçe'de biz bunu öğrenirken okullarda hep neyi ve kimi soruların cevabını yok diye öğreniyorduk. Neyi ve kimi sorularının cevabı yok. O zaman geçişsiz oluyor. Örneğin es hatim, ben geldim. Şimdi bakalım çı yani ne'nin cevabı var mı? Ben ne geldim? Saçma oluyor değil mi? Ben araba geldim olmaz örneğin. Ben arabayla geldim oluyor. Yani ben neyi geldim, ben kimi geldim? Bunların cevabı yok. O yüzden geçişsiz kabul ediliyor. Cevap yok. Versif ne? Peki geçişsizse ne yapıyorduk arkadaşlar? Şuradakileri yapıyoruz. Geçişsizse eğer kırde harudumine özne yalın halde ve fiil de özne göre çekimleniyor. Bu kadar. Şimdi devam edelim diğer ipucumuza. Lekerin kubu bu ne çedbin ne gergöhezin. Yine güzel bir ipucu bu. Diyor ki olmak fiiliyle oluşan fiiller geçişsizdir. Hani birleşik fiiller olmak fiili oluyor diye bazen. Örneğin ez nehoşbum. Ben hasta oldum. Tumazın buyi. Sen büyüdün. Böyle bunun olmak fiiliyle oluşan tüm birleşik fiiller geçişsiz kabul ediliyor. Bir de arkadaşlar bunu bir yerde söylemiştim hatırlıyorum. Aslında neydi? Mesela ez nehoşum ben hastayım demek. O kişekleri var ya onların aslında olmak fiili, tıpkı İngilizce'deki to be fiili gibi olmak fiili olduğunu söylemiştik.
O hani emizar tubiye dönüşüyordu. Bizdeki kişi eklediyse buna dönüşüyordu. Mesela ez nehoşum onun şimdiki zamandaki hali. Ez nehoş bum onun geçmiş zamandaki hali ya da ez nehoş bibim onun gelecek zamandaki hali. Aslında onların hepsi olmak fiili ya da büyümek. Bunu nasıl çevirebiliriz? Hasta olmak, büyük olmak gibi yani mantalite bu aslında. Yine ezmazınım, ben büyüğüm, şimdi büyüğüm. Ezmazın bum, ben büyüdüm. Ezemazın bıbım, ben büyüyeceğim. Aslında o kişi eklerin hepsi olmak fiili. Hemu kartafın kesane drastiya xoda lekera bu nene hevano. Evet, buna da tik attık, bunu da öğrendik. Olmakla oluşan tüm fiiller geçişsiz kabul ediliyor. Yine bu ne demek? Bu bizim öznemizin yalın kaldığı ve fiilimizin de özneye göre çekimlenmesi demek. Lekerin bandore hamula çedikin ne gergezin. Yine çok güzel bir ipucu arkadaşlar. Bu %90 oranında doğru, yani bazı istisnalar var, o yüzden böyle belirttim. Diyor ki bütün vücudumuza, eğer bir fiil bütün vücudumuza etki ediyorsa biz onu geçişsiz kabul ediyoruz. Örneklere bakalım. Çun gitmek fiili. Şimdi ben bir yere gidince benim bütün vücudum hareket ediyor. Bütün vücudum gidiyor. O yüzden bu geçişsiz kabul ediliyor arkadaşlar. Hatin gelmek fiili. Yine bir yerden gelince bütün vücudum geliyor. O yüzden bütün vücuduma etki ettiği için bu fiil geçişsiz kabul ediliyor. Ketin düşmek, bütün vücudum düşüyor. Vastan yorulmak, bütün vücudum yoruluyor. Mırın ölmek, bütün vücudum ölüyor. Bu şekilde bütün vücudumuza etki ediyorsa arkadaşlar geçişsiz kabul ediliyor. Yine bu ne demek arkadaşlar? Geçişsiz kabul edilmesi demek. Öznenin yalın, fiilin de özneye göre çekimlenmesi demek. Pıraniye lekerin kubu ine dıkkadın ne gergözün. İnle biten fiillerin çoğu geçişsizdir. Bunu zaten şeyde görmüştük. O fiilleri öğrenirken, türemiş fiilleri öğrenirken söylemiştik. İnli oluyorsa hep kendi kendine olma anlamı var. Yani kendi kendine oluyorsa ne demek? Arkadaşlar nesnemiz yok demek zaten. Bir nesnemiz yok orada. Bu anlama geldiğini de söylemiştik. Hatta o zaman demiştik bunlar geçmiş zamanda işimize yarayacak. Evet, geçmiş zamanda inle bitiyorsa çoğunluğu, ama yine istisnalar var her dilde olduğu gibi. Geçişsiz kabul ediliyor. Örneğin gerin gezmek, fırın uçmak, barin yağmak, bazin koşmak, karisin donmak, kelin kaynamak. İlle biten fiillerin çoğu. Birkaç tane çıkarırsak sanırım hemen hemen hepsi diyebiliriz. Geçişsiz kabul ediliyor. Hatta arkadaşlar şimdi bir örnek vereceğim. Örneğin ahvin ya da peyvin konuşmak demek. Aslında ahvin ya da peyvin bunun geçişli olması gerekiyor değil mi? Çünkü ne konuştum? İşte bir şey hakkında konuştum, haber konuştum falan. Yani ne sormuştum, neyi konuştum diyebiliyorum. Bir cevap var. Ama arkadaşlar in ile bittiği için biz onu da geçişsiz kabul ediyoruz. Ve o yüzden es ahvim, es peyvim diyoruz. Min ahvi demiyoruz. Yine es, yani öznemiz yine yalın kalıyor. Normalde geçişli olması gerekiyor, ancak inle bittiği için yine biz bunu geçişsiz kabul ediyoruz. Ya da arkadaşlar mesela ahvin peyvin konuşmak demek, haberdan da konuşmak demek. Haberdan ya da kısekrin de konuşmak demek. Arkadaşlar örneğin orada da dan yani vermek, aslında bir şeyi vermek geçişli ya da kısekrin yapmak, bir şeyi yapmak geçişli. Sırf bu fiillerden dolayı min haberda, min kısekir, ama es ahvim, es peyvim. İnle bitenler geçişsiz gibi çekimleniyor. Diğerleri geçişli gibi çekimleniyor. Anlam aynı anlam olmasına rağmen. Böyle, Ember devam bakın. Şimdi arkadaşlar bazı fiilleri tüm kişilere göre çekimleyelim dedik ki. Geçişsiz ise nasıl anlıyoruz geçişsiz olmasını? Şu kurallardan anlıyoruz. Özne yalın ve özneye göre çekimleniyor. Çun kokaviçiye dema boride edem himbun ten eminneyi babicin çuma destemede jibo eze esçum bo tuye tu çuyi bo eve evçu evçuyena evçu evci istisna dema boriye emekasektin begerin vedere jibo emhun evşu به همان شکل çektim, yani şöyle kartafin kesane به همان şekline emçun, hunçun, evçun. Arkadaşlar şimdi çunda ne var sonunda, neye attık? Çu kaldı şimdi geçmiş zaman kökümüz. Bütün kişilere göre artık çekimleyebiliriz kişi şeklini
kullanarak ez çün ben gittim, çü'yü sen gittin, ev çu o gitti. Arkadaşlar burada dikkatinizi çeksin. Üçüncü kişi eki yok. Ev çü'ye demiyorum artık. Geçmiş zamanda kartafak esasem ev çü'ne üçüncü tekil kişi eki yok arkadaşlar. Kullanılmıyor. Emhun ev çün biz gittik, siz gittiniz, onlar gittiler. Bilmeniz gereken şey ev için e kullanılmıyor artık. E ya da y. Şimdi devam edelim. Hatın gelmek, neyi gelmek, kimi gelmek cevabı yok. O yüzden geçişsiz fiil ya da bütün vücudumuz gidiyor. O yüzden geçişsiz fiil. Ne yapıyoruz? Geçişsiz fiil olunca ez grubundaki özneleri kullanıyoruz. Zamirleri kullanıyoruz. Ez hatım, tu hati, ev hat, disa kartapak esasem tuneye, em hatın, hun hatın, ev hatın. Lekeran man. Tene ne heye ne çu kokavi destemede ma. Em ligori hemû kesan em çekin le dîsa bala xwe bidin. Yek gavaz cêkî dimînim hemû laşê min dimîne. Ji ber wî ji ez ê qartafên binakên xwe rû bikarbînim. An jî ez çimam bersiv tune. Ji ber vê em wek negergöz qebûl dikin. Em niha li gorî cinavkan çêkin ez mam, tu may, ew ma dîsa qartafak esaseyem tuneye, em hûn ew man. Mirin in heye in çu destemede mirma. Em li gorî hemû kesan bikişînin. Ez mirim, tu mirî, ew mir dîsa qartafak esaseyem tuneye. Em hûn ew mirin. Çok ji bo kesên pirçimar qartaf bi heman şeklê çêdibin aynı ne. Me got çi ya girîngçiye qartafak esaseyem yani ji bo ewê tu qartaf nayê bikaran tuneye hevana. Lêkerên cewî dîsa ev jî belê rewşeke xweş e. Ji ber ku hinek cana serime tevlî hev dibe em rastiya wan binêrin. Arkadaşlar lêkerên cewî bunu böyle ikiz fiiller gibi çevirebiliriz. Yani ikiz şekillenen fiiller gibi. Şimdi burada iki tane kullanım göreceğiz. İkisinin de doğru olduğunu göreceğiz. Eminim böyle biraz bilenler varsa evet böyle de söyleniyor aslında böyle de söyleniyor diyeceklerdir. Şimdi gerin gezmek dedik. Ne varsa ne gidiyor, ın varsa ne gidiyor. Burada ne var, ne attık. Geri kaldı değil mi kökümüz? Normalde nasıl demem lazım? Ez gerim. Ben gezdim. İşte neyi gezdim, kimi gezdim olmadığı için ez diyeceğim buna. Mın demeyeceğim. Ez gerim, ben gezdim. Peki biz bunu daha çok nasıl söylüyoruz ya da nasıl duyuyoruz? Ez geriyam gibi duruyoruz. Ez geriyam. Bu şekilde duyuyoruz. Neden arkadaşlar? İşte bu lekerin cevi formatına giriyor ve her iki kullanımda doğru. Her iki kullanımda doğru. Bunu da söyleyebilirsiniz, bunu da söyleyebilirsiniz. Asla yanlış değil. Bazin koşmak. Ne var ne gitti? Ez bazim, ben koştum. Ez baziyan, yine ben koştum. İkisi de doğru. Barin yağmak. Ne var ne gitti kökten? Bar kaldı kökümüz. Bari kaldı kökümüz. Baran bari, yağmur yağdı. Ya da baran bariya, yine yağmur yağdı demek. Kelin kaynamak. Ne var ne gitti? Af keli, su kaynadı. Af keliya, su kaynadı. Aynı şey. Kenin gülmek. Ev kenin, onlar güldüler. Bakın keni kökümüz değil mi? Ne var ne gitti? Bir de çoğul kişi eki kullanılmış. Üçüncü çoğul kişi. Ev kenin, onlar güldüler. Ev kenyan, yine onlar güldüler. Vastan ya da vastin ikisi de yorulmak demek. Sözlükte böyle de görebilirsiniz, böyle de görebilirsiniz. Şimdi ne var ne gitti? Ya vasta ya da vasti, her ikisi kaldı kökümüz. Ez vastan, ben yoruldum. Ez vastin, ben yoruldum. Ya da ez vastiyam, yine ben yoruldum demek. Her iki kullanımda doğru. Dikkatinizi bir şey çeksin. Bu hangi durumda oluyor arkadaşlar? Bu inle biten fiiller için oluyor. Yani her iki kullanımda duyabilirsiniz. Çoğunlukla bunu duyarsınız ama. Şu formu daha çok duyarsınız. Hatta sanırım böyle dile daha güzel mi geliyor? Belki o yüzden artık bu şekilde yerleşmiş. Neyi nerede maborya sade. Neyin ya hemu demin bori bneyi çedbin. Hevano hemu demin bori. Bili ve deme se demin bori dinjene yeni sereke. Neyin ya hemu yan bneyi çedbin. Emel vegar mina kançı binerin çava çedbe. Arkadaşlar şimdi olumsuz formunu görüyoruz. Burada diyor ki bütün geçmiş zamanların olumsuzu ne ile yapılır? Yani fiilin başına ne getirilerek yapılır. İşte bu neye benziyor? Gelecek zamanda da ne yapıyorduk değil mi? Bu yatıp yerine ne getiriyorduk? Burada da öyle. Sadece bir şey atmamıza gerek yok. Çünkü
geçmiş zaman eki yok aslında arkadaşlar. Sadece geçmiş zaman köküyle biz zaman oluşturuyoruz. Artık bir ek olmadığı için sadece hiçbir şey atmıyoruz. Asıl fiilin önüne getiriyoruz. Hep yaptığımız gibi. Es hatim mali le huşkamın bımında nehat. Es hatim ben geldim. Es hatim mali ben eve geldim. Le huşkamın bımında nehat ama kız kardeşim benimle gelmedi. Eğer ben olumlu yapmak isteseydim ne diyecektim? Bımında hat diyecektim. Benimle geldi. O benimle geldi. Çünkü kişi olduğu için üçüncü tekil eki yok. Hatından sadece hat kaldı elimizde. Ama olumsuz yapıyorum. Ne yapıyorum? Sadece başına neyi getiriyorum? Em neketin azmine. Biz sınava girmedik. Eğer ben bunu olumlu yapmak istersem em ketin azmine. Biz sınava girdik. Olumsuz yapacaksam sadece fiilimin önüne ne getiriyorum? Neketin azmine girmedik. Evduh şev zu raneza. O dün gece erken uyumadı. Arkadaşlar siz kendinize düşünün. Burada niye başta değil, niye ortada? Çünkü tıpkı bizim işte şimdiki zamanda ya da gelecek zamanda da böyle üstünü çizdiğimiz gibi eğer bir fiil ön ek alarak türemişse, örneğin burada razan, ra ön ekini görüyoruz. Böyle zamanlarda neydi? Hep eklerimiz ortaya geliyordu. Çünkü ne demiştik? Bizim için her zaman asıl fiildir. O yüzden olumlu zaman ekleri, olumsuzluk eki hep böyle asıl fiil kökünün önüne geliyor demiştik. Aynı kural burada da geçerli. Artık bir daha özellikle bunun için bir sayfa oluşturup böyle açıklamaya gerek yok. Çok fazla üstünde durduk. Üçüm anne çiğ seyrane. Sen neden pikniğe gitmedin? Şimdi çiğ seyrane dersem sen pikniğe gittin. Ne çiğ dersem başına neye geçirsem artık onu olumsuz yaptım. Zilan he ve ne gerya mali. Yine ne görüyoruz? Gerinden ve gerin. Gezmekten dönmek. Zilan hala eve dönmedi, varmadı. Bir örnek alarak türemiş bir fiil görüyoruz burada. Böyle fiillerde ne oluyordu? Ne hep ortaya geliyordu arkadaşlar. Yani asıl fiilin önüne geliyordu. Burada da asıl fiilimiz gerin. Gerinde ne var, ne gitti, geri kaldı elimizde. Bu işte inle biten az önce gördüğümüz şey. Lekerin cevi ikiz şekillenmiş bir fiil. Vene gerimale ya da vene gerimale her iki formda doğru. Belin hal vermet nekeye min evmetin hinkerasa diye min vergirt. Yani ne minebilsen. Arkadaşlar burada Hinker'den aldığım bir metin var. Buradaki örneklerle biraz daha oturtalım geçmiş zamanı. Rokan felat keshene u evne kadına berahoda dağıtın kampinerin çıdıbeşin. Felat tudo likudere buyi. Megotçı lekerin kubu bune çedbin. Hamu ne gergözün. Şiberviji evvek tumaye. Edinette tumaye. Tudo likudere buyi. Felat sen dün neredeydin? Neredeydin? Şimdi tulkudereyi dersek sen neredesin? Ama ne demiştik? Kişi eklerinin geçmiş zaman hali aslında bun olmak fiili. Bununla olan bütün fiiller de her zaman zaten geçişsiz kabul ediliyor. O yüzden özne sade kaldığı, özne göre çekimlendi. İyi almış burada kişi ekleri. Ezlite gerim. Ben seni aradım. Bakın gerim. Bu gerim fiili aslında bu le gerin yani birini aramak bu gezmek değil çünkü l ile kullanıldığını görüyoruz. Yine inle bittiği için ama neyle bittiği için neyi attım geri kaldı elinde. Ben seni aradım. Arkadaşlar bu da yine bir fiil aslında. Ben neyi aradım, kimi aradım aslında geçişli olması gerekiyor ama ne demiştik? İnle bitenlerde böyle bir şey var. İnle bitenler çoğu zaman yine geçişsiz kabul ediliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Bez ez ne göçtüm de yine bunu ne giyiştim ne gahaştım ikisini de söyleyebilirsiniz. Ama bu ama yerine kullanılıyor. Le de diyebilirsiniz. Sana ulaşamadım. Gahaştın ulaşmak ya da giyiştin her iki formda doğru. ın var, ın gidiyor sonunda. Ez'e göre çekimliyoruz. O yüzden ın geldi kişi eki ve sana ulaşmadım. Olumsuzluk ekini başına getirdik. Do ez çum guntro kancan. Ferhat Beçe do ez çum guntro kancan. Lekera tüneye pırheysanet gore ezi hat yakşandın. Ez çum ez bersir tüneyeş bervişi neger göze li gore ezi yakşandın. Anca hamula şimin diçe li gore ezi yakşandın. Xeyr bu. Disem forma bori dibinin. Çima hevano. Çiber ku ez bejim xeyre.
Xeyre. Ev daman haye. Leme çi got? Me got kartafên kesane giş lêkera bunene. Ji bo wî jî gavan werdigerinin dema borî êdî wek forma bu em dibînin. Forma bu ji bûnê jî neçû. Arkadaşlar dedim ki şimdi ben hayır dersem hayırdır, hayre. Yani şimdi hayırdır. Aslında şimdiki zaman ya da geniş zaman cümlesi. Ama hayır böyle nasıl çevireyim? Hayırdı yani ne oldu gibi söyleyeceksem artık ne dedik? Kişi eklerinin hepsi aslında bun olmak fiili dedik. O yüzden geçmiş zamanda bu ile olan formu görüyoruz. Zaten bunu da söyleyecek bir şey yok yani zaten olmakla oluşursa ne gergez falan. Bir de bun neyle bittiği için neyi attık? Artık geçmiş zaman halini kullandık. Da biramın ne hoş bu. Aynı şeyi görüyoruz. Diyor ki büyük annem hastalandı. Şimdi ne hoş edersem şimdi hasta. Ne hoş şey o hasta. Ama hastalandı artık o kişi ekini bu olan formunu görüyorum. Geçmiş zamana çeviriyorum çünkü. O hastalandı. Ne hoş bun. Yine bununla oluştuğu için burada öznemimizin büküme uğramaması gerekiyor. Ama burada bir tamlama var. Da biramın büyük annem diyoruz. Benim büyük annem. Eğer ben burada isim kullansaydım örneğin da biramın ismi Navi da biramın biraz be bila Fatih be. Yani bir isim kullanacaksam ben eğer büyük annemin ismini kullanacaksam artık orada büküm halini kullanmama gerek yok. Zaten bunu öğrendik geçişsiz fiillerde. Çünkü özne hep yalın kalıyor. Esçüm Serdanavi. Ben onu ziyarete gittim. Serdan şey demek böyle. Aynen ziyaret gibi çevirebiliriz. Onun ziyaretine gittim. Gitmek fiili, geçişsiz bir fiil. Neyi gittim, kimi gittim cevap yok. Ya da bütün vücudumuz gidiyor. O yüzden yine geçişsiz. Özne, yalın, fiil özneye göre çekimlenmiş. Hevi dıkım kunne hoşçaka grande. Pardon arkadaşlar. Umuyorum ki ağır bir hastalık değildir. Yani aynen ağır bir hastalık değildir. Böyle çevirebiliriz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim biraz alakasız konuyla. Burada ne hoşı gibi görüyoruz. Şimdi önceden bunu bazen yorumlarda da soru olarak soruyorsunuz. Ben hepsini aslında i ile yazıyorum. Önceden y'nin önündeki i'yi biz ı formunda yazıyorduk. Yani bu bizim i'miz ya. Çünkü işte şey deniliyordu. Çünkü o y'den dolayı bir yarım i sesi zaten çıkıyor. Bir daha i yazmamıza gerek yok falan deniliyordu. Ama sonradan bu kural değişti. Son 3 senedir, 2-3 senedir hatta değişmeye başladı. Şimdi biraz daha oturdu. Artık i'yi i olarak yazıyoruz. Çünkü diyoruz ki kökün asla değişmemesi gerekiyor. Bu kuraldan dolayı bazen kelimelerin kökü değişiyordu. O yüzden değişti bu kural. Hala böyle yazan var. Şimdi iyi gibi yazan var. Ben çoğunlukla iyi gibi yazıyorum. Tercihi de size bırakıyorum. Kitaplar yanlış diyor ama onu söyleyeyim. Ben demiyorum ama ben de iyi gibi yazıyorum artık. Bu da kitabın eski çapı olduğu için. Türkiye'de çap deniliyordur umarım. Jiber çapak evne, jiber bir şey heji ve ıder bastı ben. Naha çavaya şimdi nasıl? Naha baştıra şimdi daha iyi. Bakın buradaki her şeyi biz gördük. Baştır daha iyi. Yani eğer eksikleriniz varsa mutlaka birinci kura bakın. Bir de arkadaşlar birinci kurda 29 tane konu verdik biz. Aslında birinci kur konusu o kadar fazla değildi. Ama hem işte o Covid dönemi herkes evdeydi çıkamıyoruz dışarı. Sizin de çok iyi faydalanmanızı istedik. O yüzden aslında ikinci kur konularının çoğunu da orada vermiş olduk. O yüzden güzel konular var. Eğer böyle kafanıza koyduysanız, çalışmak istiyorsanız teker teker başlayarak gidebilirsiniz. Sıralaması güzel. Hepsi birbiriyle alakalı ve hepsi birbirinin üstüne eklenerek devam ediyor. O yüzden mesela bir derste gördüğünüz bir kelimeyi işte 2 ders sonra da görebiliyorsunuz ya da bir kalıbı. O yüzden eksikleriniz varsa öyle işte baştır daha iyi. Yani bu tür şeyler varsa dönebilirsiniz o derslere. Derbasibe geçmiş olsun. Spastım ve doçıkır. Teşekkür ederim. Sen dün ne yaptın? Burada ne görüyoruz? Sen ne yaptın? Şimdi bu bir diğer dersimizin konusu ama yapmak fiili, neyi yapmak, kim yapmak geçişti. Böyle söyleyip kapatmış olalım şimdilik bu konuyu. Tu beştar civini bu iyi. Sen toplantıya katıldın mı? Beştar bun katılmak, bununla oluşan bir birleşik fiil. O yüzden ne yaptım? Öznemi yalın halde kullandım ve fiilimi de özneye göre çekimledim. Beli, evet. Çava derbas bu. Nasıl geçti? Yine derbas bun geçmek fiili. Bununla oluşan fiiller
hepsi geçişsiz. Çavadar bas bu direkt kullanıyorum. Eğer ben burada şey deseydim, yani toplantı nasıl geçti deseydim, civin çavadar bas. Yani civini yalın halde bırakacaktım değil mi? Artık bütünlü halini kullanmayacaktım. Bu kuraldan dolayı yani olmak fiiliyle oluşan her şey geçişsiz. Geçişsiz de özne yalın kalıyor. Özne yalın kalıyor ve özneye göre çekimleniyor. Geleki baş bu. Çok iyiydi. Yine baş bun iyi olmak. İyiydi diyorum. Bun ile oluştuğu için geçişsiz kabul ediliyor. Yine cevin baş bu. Bu şekilde oluyor. Bir de işte geleki baş bu çok iyiydi. Zav baş bu çok iyiydi. Pır baş bu çok iyiydi. Böyle bunların hepsi çok demek oluyor. Kullanmakta size kalmış hangisini kullanmak isterseniz. Jibilite senin dışında senden başka hemu heval hatın. Tüm arkadaşlar geldi. Çoğul olduğu için çoğul olarak çekilmemiş hatın fiili. Jibilite senin dışında burada jibili bir daha çek gördüğümüz için hatta jibilite senin dışında böyle bir tamlama da olduğu için bütünlü hali kullanıldı. Bunu da bir şeyde görmüştük. Kahanek dersimizde görmüştük. Yani bağlaç dersimizde görmüştük bu bağlacı. Bunu da söylemiş olayım. Veli hevalna hajem derbasi hindari ekibibin. Disavak hergav peşi ez bejim un jinek bir fikrin u em hevdure libers ve binerin. Tudona bir çıma bimere hatın neyni şanoye. Diyor ki sen dün değil ondan önceki gün bu bir işte o 2 gün öncesi anlamını veriyor. Yani dün değil ondan önceki günün anlamını veriyor. Bimere bizimle. Neden bizimle tiyatroya gelmedin? Emeçi bakın. Hatın heye, ın heye, ın çüteni destemede hatma. Ez bejim hat jbotuye mi bilçinin hati şanoye tiyatroya geldin. Emin neyini bakın. Neyini demetçi dıkır. Tenime ne dani peşyavi. Nahu emet şava bejin. Bümere ne hati şanoye. Karete kengi kadim. Dvırda ne heye ne çu, ev iye ne iye bala xobidin, teni ne çu kadima. Ez bejim karete kenge, şava bejim ego lekerin ceviye ev yani du form hene her duşi raste. Kadi anşe kadiya, her duşi rastın. Mav bıtara nokta heye, peyvin neyini, heval nomeçi god, ne heye ne çu peyvi mavet kok, eze forma neyini bıkım ne deyin ne bin peşavi ne peyvi. Bu evi ji kartafa kesani tüneye ne hozi rast usa bejim ne peyvi. Arkadaşlar işte bu istisna olan fiillerden birini görüyoruz. Peyvin konuşmak. Ne var sonunda ne gitti? Peyvi kaldı elimde. Olumsuz yapacağım ne peyvi oldu. Üçüncü kişiye göre çekileceğim dedim ki üçüncü kişi ki yok geçmiş zaman için. Bir şey getirmiyorum ne peyvi. Ev bıtara ne peyvi. O seninle neden konuşmadı dedik. Ama burada konuşmak fiilini görüyoruz. Aslında konuşmak geçişli bir fiil. Çünkü neyi konuşmak, kimi konuşmak bunların cevabı var. Ama inle bittiği için geçişsiz kabul ediliyor arkadaşlar. O yüzden öznemiz yalın halde, sade halde kullanılıyor burada. Ez lisemsure ji dayık bun. Lekera ji dayık bun. Lekera ke heve dudaniyem dibinin. Tede bun heyel, bu üç bersivame hesane bun hebe ne gergöz. İşte kırda harumaye, ligori kırda verek çandın. Ligori ezeji ne heyemin ne avet. Ez lisemsure ji dayık bun. Ji dayık bun doğmak arkadaşlar. Doğmak. Bun var o yüzden geçişsiz. Ez'e göre çekimleyeceğim yani özneme göre çekimleyeceğim. İşte özlem sade yalın halde kalıyor. Ne yapıyorum? Ne var fiilinde neyi atıyorum. O yüzden ez'e göre de çekimlersem me getiriyorum ez için olan şeklini. İşte dayık bun. Ben Semtur'da Adıyaman'da doğdum. Oldu. Parna perar. Yine bir per görüyoruz burada. Burada arkadaşlar parna perar bir kalıp geçen sene değil ondan önceki sene. Yani yine o bir önceki anlamını verdi. Emdi batlane de biz tatilde, batlane tatil demek. Lekera çuneheye ezigori emi bıkşinim. Naho em çun vane biz tatilde Van'a gittik. Arkadaşlar şimdiki zaman geçmiş zaman kökü sadece çu ya çok fazla şimdiki zaman kökü diyorum çünkü hep ağız alışkanlığı ya onu bir sürede kullandık. O yüzden kusura bakmayın umarım kafanızı karıştırmamışımdır.
Geçmiş zaman kökü sadece şu ne var ne attık. M'e göre çekimledik. M için olan kişi şeklini getirdim. Neyi getirdim? M için gittik oldu. U, A ve disa ligori M'i büküşünü ketin ın heye ın çu ket madde sisteminde ligori M'i M ketin A ve. Ez irozu jikar derketin ez çi derketin bersirtine ancak hamul aşemi dertkeve jiber veji neger güheze jiber veji gori ezi verek şandın in heye in çu cevideci li gori ezi kartafa kesane hat derketin ev saat dışı şande gaçtın hef beyvine gıhaştın ez çi gaçtın tüneye ancak hamul aşemin digişe hamul aşemin digişe jiber veji neger güheze li gori evi verek çandın heke yekşimar be yekşimar pırışımar be pırışımar ez çabeşim inçu kokma destemede ev ghaştın bakın got diyare ku pırışımar veli hevalin heja duaneme bidavi bu hafladın bakın got eme ediş bolekerin gergühez eme demaboria sade anci li demaboria dedeyi binerin her du form çirasın demaboria sade demaboria dedeyi hemen میچاره کو ام ایرو هیمبون هیوی دکمش باوشی سودوار بو یا براستی تشتکی اونها شبر بکن تونه وقت مگوت yani ne vakli demanha dema freh dema behe yani seni ın hebe ın diçe ne hebe ne diçe işte kırda harudum yine gori kırda tek çandım seni ev rege senet burada xobaş bilirim arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Güzel bir dersti. Çok önemli bir konuydu. Ben de bu materyali hazırlarken böyle sizin işinizi kolaylaştırmaya çalıştım o kurallarla. Umarım anlayabilmişsinizdir. Faydalı olmuştur sizin için. Unutmuyoruz. Ne var arkadaşlar? Sade geçmiş zamanda yani görülen geçmiş zamanda sanırım böyle çevriliyor. ın varsa ın gidiyor, ne varsa ne gidiyor kökünde. Bunu öğrendik. Öznemiz yalın halde kullanılıyor. Özneye göre çekimleniyor. Bunu öğrendik. Bir de üçüncü tekil kişi için herhangi bir ek olmadığını öğrendik. Yani kişi ekinin kullanılmadığını öğrendik. Bu kadardı bugünkü dersimizin konusu. Diğer derste geçişli fiiller için geçmiş zamanda görüşmek üzere arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Yardım xeratın ferqa kurdi. İro emek dema borya sade, ancij dema borya dedeyi berdevam bikin. Livve cari emir ser lekerin gergühez bisekin. Duane bori de jbo lekerin ne gergühez dema bori çava çedbe, emhin bubun. Nahalçiş heke leker gergühez be çava çedbe, emehini ve bibin. Arkadaşlar 8. dersimize hoş geldiniz. Yine basit geçmiş zamandan devam edeceğiz. Ya da görülen geçmiş zaman ya da dili geçmiş zaman her ne diyorsanız. Ancak bu 8. dersimizde artık Türkçeden ayrılan kısmını göreceğiz. Türkçeden farklı kısmını göreceğiz geçmiş zaman için. Çünkü bu dersimizde eğer fiil geçişli ise geçmiş zaman cümlesi nasıl kurulur? Hep birlikte bunu öğreneceğiz. Diğer derste ne dedik? İşte geçişli değil ise yani nesne almıyorsa ne oluyordu? Özne hep yalın halde kullanılıyordu ve biz fiili özneye göre çekmiyorduk. Fiil kökünü bulmak çok kolaydı. Bunların hepsini öğrenmiştik. Şimdi bu dersin ayrıntılarına geçelim. دیسان نکه ام به هفدور بخوینن مرحبا هوالی زنار هیوی دکم روشات باشه بباره من نامیات درنگ برسوان من دست بکاره کی نوکر لو ما من درفت ندید کج درب نویسم دد نامه خود گوتیه از نخوش کتم لخوم قاتبه هکه پیوستیه که تهبه من هایدار بکن لگل سلاوان بریتان بلا بالا وشي بكشنه دفرده من هي تهيه انغو جنابكن طوان بهنه جنابكن خروتونه فشي هفوكن dema borine le cinabke mene kharune tavandine. Arkadaşlar şimdi burada bazı geçmiş zaman cümleleri geçiyor. Bunların hep birlikte tek tek analizini yapalım. Burada dikkatimizi çekmesi gereken şey kullanılan zamirlerin bükümlü zamir olması. Şimdi o cümleler burada ayrıntısıyla yazıyor. Bir tek tek analiz edelim. Min nameyatta bersivand. Ben mektubunu cevapladım. Bakın tipik bir geçmiş zaman cümlesi ama ez yok. Onun yerine min var. Ya da min dest bıkareki kır.
Ben bir işe başladım. Yine tipik bir geçmiş zaman cümlesi ama bükümlü zamir var. Min derfet nedir? Derfet deyince böyle fırsat bulmadım. Böyle çevirince böyle düşünebilirsiniz. Ben fırsat bulmadım ya da te dinameye hodegot. Ez ne hoş geldin. Te dinameye hodegot. Sen mektubunda söyledin. Arkadaşlar burada dikkatimizi çekmesi gereken şey buradaki fiillerin hepsinin nesne alması. Şurada kırmızıyla belirttiklerimin hepsi nesne. Örneğin min nameyate bersivant dediğimde ben mektubunu cevapladım. Ben neyi cevapladım? Mektubunu. Bakın neyi sorusunun cevabı nesne olarak karşında. Ya da min dest bikare kikir. Ben bir işe başladım. Ben neye başladım? İşe arkadaşlar. Min derfet nedir? Ben fırsat bulmadım. Ben neyi bulmadım? Ben fırsat bulmadım. Ya da ted nameye hodegot. Sen mektubunda söyledin. Neyi söyledin? Ez ne hoş geldin. Hasta olduğunu söyledin. Bunların hepsi bize neyi cevabını veriyor? Neyi sorusunun cevabını veriyor? O yüzden bu fiillerin hepsi geçişli. Yani şunu diyebiliriz. Eğer fiilimiz geçişliyse kullanılan zamirler bükümlü zamir olmalı ya da özne de büküme uğramalı. Şu cümleye bakalım. Ez ne hoş getim. Ez ne hoş getim ben hasta düştüm. Tam karşılığı bu. Yine ketin fiilinin geçen derste geçişsiz bir fiil olduğunu görmüştük. Çünkü ketin böyle girmek, düşmek anlamlarını veriyordu ve bir fiil böyle bütün vücudumuzu etkiliyorsa geçişsizdi, değil mi? Ya da neyi düştüm? Cevabı yok. Bu yüzden geçişsiz. Eğer geçişsiz ise tıpkı buradaki gibi özne yalın halde, eğer geçişli ise tıpkı buradakiler gibi özne bükümlü halde olur arkadaşlar. Dediğim gibi Türkçe'de tek bir karşılığı var. Ben yaptım, ben ettim, ben geldim, ben gittim. Ama Türkçe'de durum bu yönden değişiyor. Burada bazı cümleler var. Şimdi bu cümlelere de tek tek bakalım. Hevalamıcı Ahmet Ehad. Arkadaşım Ahmet'ten geldi. Arkadaşlar neyi geldi? Cevap yok. Kimi geldi? Cevap yok. O yüzden öznenin bükümlü halde olması gerekiyor. Eğer ben burada isim kullansaydım mesela ev Ahmet Ehad diyecektim. Yani ev sade halde, yalın halde olacaktı. Min ev peçvazikir. Ben onu karşıladım. Ben neyi karşıladım, kimi karşıladım? Cevap var. Onu karşıladım. O yüzden bükümlü halde. Em cumali derk ettim. Biz evden çıktık. Biz neyi çıktık, kimi çıktık? Cevap yok. Ya da bütün vücudumuz çıkıyor. O yüzden geçişsiz. O yüzden yalın halde. Em tüm Taksim'e, biz Taksim'e gittik. Yine hem bütün vücudumuz Taksim'e gidiyor, etkileniyor. Hem de neyi gittik sorusunun cevabı yok. O yüzden özne yalın halde. Em hatta Karaköy'e meşyan. Biz Karaköy'e kadar yürüdük. Hem bütün vücudumuz yürüyor. Hem neyi yürüdük cevabı yok. Hem de demiştik ki inle biten fiillerin çoğu zaten geçişsiz kabul ediliyor. Tüm bu sebeplerden dolayı yine yalın halde öznemiz. Melvur masihar. Biz orada balık yedik. Neyi yedik? Balığı yedik. Bir cevap var ya da huarın fiilinin burada geçişli olduğunu anlıyoruz ve o yüzden öznemiz büküme uğramış. Merrojeke hoşlar bastır. Biz güzel bir gün geçirdik. Biz neyi geçirdik? Güzel bir günü geçirdik. Bunun cevabı var. O yüzden bükümlü halde. Vecmıratıştek negot. O bana bir şey söylemedi. Neyi söylemedi? Bir şeyi söylemedi. Bunun cevabı var. O yüzden bükümlü halde. Bakın bükümlü zamir kullandım. Es hatta şebeke kabitim. Ben sabaha kadar çalıştım. Arkadaşlar aslında neyi çalıştım? Belki bunun cevabı vardır. Matematiği çalıştım, dersi çalıştım. Ancak inle biten fiillerin istisnası olduğunu söylemiştik geçen dersimizde. O yüzden yine geçişsiz kabul ediyor ve yalın halde öznemiz. Vicdikane kolaya zerkri. Vicdikane kolaya zerkri. Vici kri o neyi aldı? Kolaya zer cevabı var değil mi? O yüzden burada yine ne görüyoruz? Evin vi'ye dönüştüğünü yani bükümlü halde kullanıldığını görüyoruz. Vej huarine haznekir. O yemeği sevmedi. O neyi sevmedi? Yemeği sevmedi. Cevap var. O yüzden bükümlü bir zamir görüyoruz. Peki eğer zamir değil de isim olursa ne olacak? Zelal huarine haznekir. Yine neyi sevmedi? Yemeği. Cevabımız bize gösteriyor ki bu bir bu bir geçişli fiil. O yüzden eğer isim kullanacaksam da bükümlü halini kullanacağım. Zelal kadın olduğu için kadın büküm ekiyle bu ismi büküme uğrattım. Sterkli Batman mazın bu. Mazın bun büyümek. Sterk Batman'da büyüdü. Ne demiştik? Bununla olan tüm fiiller geçişsiz kabul ediliyor. O yüzden sterk burada yalın halde. Eğer bu geçişli bir fiil olsaydı sterke diyecektik örneğin.
Min name ekşen, ben bir mektup gönderdim. Neyi gönderdim? Bir mektup gönderdim. Bunun cevabı var. O yüzden hükümlü halde. Yani mantık bu. Eğer geçişsiz ise yalın halde öznem, eğer geçişli ise hükümlü halde. Zaten bükümü nasıl yapıyorduk? İşte büküm zamirlerimiz vardı, ismi bükümlü hale getirebiliyorduk. Hep aynı mantık devam ediyor burada. Bir de arkadaşlar şimdi biz geçen dersimizde bir fiilin nasıl geçişsiz olduğunu bazı kurallarla öğrendik değil mi? İşte o bütün vücudumuzu etkiliyorsa ya da inle bitiyorsa ya da içinde bum varsa ya da neyi kimi soruların cevabı yoksa o zaman hep geçişsiz oluyordu. Şimdi bununla ilgili bazı ipuçlarını bu sefer geçişli fiiller için verelim ki işimiz kolaylaşsın. Öncelikle bir bakalım gel gözü tespit kırna lekeran. Fiilleri biz nasıl tespit edeceğiz? Buna bakacağız. Bireysel heye, ango bersvatçiye heye. Nesne vardır yani ne sorusunun cevabı vardır. Türkçe'de de hani öğrenirken öyle öğreniyorduk ya neyi kimi soruların cevabı varsa geçişlidir. Örneğin min xwar, min çi xwar, sev, nan, xwarin u her vekidin bersifeye. Ben yedim. Ben neyi yedim aslında? İşte elma yedim, ekmek yedim, yemek yedim. Yani cevap var. O yüzden eğer cevap varsa, eğer nesne olmasa bile ben fiilim geçişli olduğu için özneyi büküme uğratmak zorundayım. Lekerin kubkrine çedibin gergöhezin. Kırın yani yapmak, etmek fiiliyle oluşan birleşik fiiller geçişli kabul ediyor. Peki aklınıza getirin. Geçişsiz olması için ne olması gerekiyordu? Bunun yerine ne demiştik geçen dersimizde? Eğer bir fiil bun yani olmak fiiliyle oluşuyorsa geçişsiz, onun buradaki karşılığı eğer yapmak, etmek fiiliyle oluşuyorsa geçişli kabul edilir. Yani kırın ile ilgili bütün birleşik fiiller, içinde kırın geçen bütün fiiller geçişlidir arkadaşlar. Ve mazınkır, o büyüttü. Aslında o neyi büyüttü? Örneğin o kızını büyüttü, o bir köpek büyüttü, o olayı büyüttü, bir sürü şey olabilir. Yani cevap var. Bir şeyi yapmak, bir şeyi etmek. O yüzden kırınla olduğu için bu geçişli. O yüzden öznemiz büküme uğramış. Tegermkir. Sen ısıttın. Sen neyi ısıttın? Yemeği ısıttın, suyu ısıttın, çorbayı ısıttın. Yine cevap var. Bakın burada özellikle nesne yazmama gerek yok. Av germkir dememe gerek yok örneğin. Nesne olmasa bile neyi ve kimi sorana cevap verebildiğim için bu bir geçişli fiildir. O yüzden de öznem büküme uğramış. Lekerin kurbandori perçek ile açediken gergöhesin. Sersedi notraste. Şimdi biz geçen dersimizde demiştik ki eğer bir fiil bütün vücudumuza etki ediyorsa tabii ki bu %100 olan bir kural değil. Bazı istisnalar var ama bütün vücudumuza etki ediyorsa geçişsizdir. Örneğin mirin ölmek fiili bütün vücudumuz ölüyor. Geçişsiz. O yüzden işte ezmirim diyoruz. Ama eğer bir fiil ya da bir olay sadece bizim vücudumuzun bir parçasıyla oluşuyorsa geçişlidir arkadaşlar. Örneklere bakalım. Huar'ın yemek fiili sadece ağızla oluyor. Ya da neyi yedim cevap oluyor. Got'un söylemek sadece ağızla oluyor. Ya da neyi söyledim bunun cevabı var. Bihistin duymak sadece kulakla oluyor. Ya da neyi duydum cevabı var. Avet'in atmak elle ya da ayakla oluyor. Ya da neyi attım cevabı var. Dit'in görmek sadece gözle oluyor. Ya da neyi gördüm bunun cevabı var. Yani vücudumuzun bir parçasını kullandığımız fiillerde eğer yani o fiil vücudumuzun bir parçasına etki ediyorsa o zaman o geçişlidir. Bu da güzel bir ipucu ama dediğim gibi %90 yani tabii ki istisnalar olabilir. Devam edelim. Franya lekerin kubu andın edi kadın gergühezin. Andın ile biten fiillerin çoğu geçişlidir arkadaşlar. Bunun peki diğer dersteki karşılığı neydi? Eğer bir fiil in ile bitiyorsa geçişsizdi. Eğer andınla bitiyorsa da geçişlidir. Bu biz inle biten fiiller, andınla biten fiiller bu birinci kurda sanırım şimdiki zamandaydı. Bu fiiller üzerine bir ders yapmıştık. Orada aslında biraz ipucusunu vermiştik. Hani birinde inle bitiyorsa kendi kendine olma anlamı var. Andınla bitiyorsa yaptırmak anlamı var. O yüzden nesne oluşuyor demiştik. Geçişli oluyor demiştik. Bakalım örneklere. Gerandın gezdirmek. Bakın gerandın birini gezdirmek. Gerin gezmek de demek kendi kendine gezersin ama gerandın gezdirmek, birini gezdirmek, bir şeyi gezdirmek. Zaten o biri bir şey dediğim şey benim nesnem oluyor. Yani zaten fiil geçişli oluyor. Frandın uçurmak, şandın göndermek, bazandın koşturmak. Örneğin bazin koşmaktı. O yüzden ez bazim ya da ez baziyam diyorduk inle bittiği için. Ama artık bazandın koşturmak oluyor. Min bazant demem gerekiyor. Min hesfaho bazant örneğin.
Kelin kaynamaktı. Av keli ya da av keliya. Bakın hiçbir büküm yok. Çünkü inle bitiyor. Ama kelandın kaynatmak oluyor artık. Min av keland. Artık orada min demem gerekiyor. Kalandın kızartmak. Kalin kızarmak. Kalandın kızartmak. Yine bir şey kızartırsınız değil mi? Bir yemeği, her eti. O yüzden cevap oluyor ya da andınla bitiyor. Diğer karşılığı. O yüzden fiilimiz geçişli arkadaşlar. Şimdi yine bu listeyi bence yazın bir yere. Tıpkı diğer dersin negergöhezi kısmında olduğu gibi kendiniz o karşılaştırmayı yapabilirsiniz. Yani orada negergöhez olması için tüm şartlar aslında burada gergöhez olması için de var. Peki eğer fiilimiz gergöhez yani geçişliyse biz hangi sıralamayı takip edeceğiz? Heke leker gergöhez geçişli transitif ve leker breseri digre. Minak min ev got. Diyor ki eğer bir fiil geçişli ise fiil nesne alır. Dediğim gibi nesne cümlede yer almıyorsa bile gizli nesne olarak var. Örneğin min got dersem ben söyledim ama aslında bunun karşılığı ne? Ben onu söyledim örneğin. Ya da ben bir şeyi söyledim. Ama bir şey var orada değil mi? Özellikle belirtmeme gerek yok. Anlıyoruz ki nesne alıyor, nesne alabiliyorsa geçişlidir. Arkadaşlar bu sıralamayı takip ederseniz hiçbir yanlış yapmayacaksınız. Sonra tespit ettik geçişli. Yapacağımız diğer bir şey özneyi büküme uğratmak. Eğer zamir ise bükümlü zamirleri kullanacağız. Min, de, we, we, me, ve, one gibi. Eğer isim ise özneyi büküme uğratacağız. Örneğin Zozan bir isim, peki bunun bükümlü hali nasıl oluyor? Zozani. Mırat, mıradi. Zarok, eğer çoğul yapacaksam, çoğul halde büküme uğratacaksam zarokan. Diğer yapacağımız şey, şimdi anladık. Özneyi büküme uğratıyoruz. Diğer yapacağımız şey ise arkadaşlar nesneyi sade bırakmak. Yani büküm eklerini kullanmamak. Jiberku breser harudimine ve min sefar. Ben elmayı yedim. Arkadaşlar şimdi bizim çok yaptığımız bir yanlış. Min sevan har diyoruz örneğin. Ben elmaları yedim. Ama bu yanlış. İki tane bükümü yan yana getiremeyiz. Eğer ben bunu min yapıyorsam ki harın fiili, yemek fiili geçişli bir fiil yapmak zorundayım. O zaman benim nesnemi yani sev kelimesini yalın halde bırakmam gerekiyor. Şimdi devam edelim. Çok önemli bir kural. Leker ligori breseri tek çandın. Ango kartafen kesane ligori kırdeyi naim bıkaranim. Diyor ki fiilimiz nesneye göre çekimlenir. Özneye göre değil arkadaşlar. Yani kişi ekleri, özneye göre olan kişi ekleri kullanılmaz. Bu çok çok önemli bir kural. Çünkü işte tam da bu noktada Türkçeden ayrılıyor. Bunu nasıl çevirebiliriz Türkçe'ye? Örneğin şöyle diyebiliriz. Ben seni gördüm. Aslında orada bene göre çekimliyoruz değil mi? Özneye göre çekimliyoruz. Ama görmek geçişli olduğu için bunun Kürtçe karşılığı biraz saçma gelecek ama ben seni gördün. Yani sene göre çekimliyorum orada. Yani nesneye göre çekimliyorum arkadaşlar. Bu kural çok önemli. Şimdi örneklerimize bakalım. Min sev huar. Benim buradan anlayacağım şey birincisi huarın yemek fiili. Geçişli bir fiil çünkü neyi yedim cevap var. Ya da vücudumun bir parçasıyla yani ağzımla yapıyorum. O yüzden geçişli ve direkt ezmina dönüştü. Eğer ben burada sev huar dersem yediğim elmanın bir tane olduğunu anlıyorum arkadaşlar. Peki bunu eğer birden fazla elma yediysem, iki elma yediysem min du sev artık çoğul eki getirmem lazım. Huarın demem lazım. Min du sev huarın. Bakın min du sevan huarın yanlış. Çünkü ben buraya büküm eki getiremem. Çünkü nesne sade kalır. Sadece özne büküme uğrar. Orada nesnenin çoğul olduğunu ben nereden anlıyorum? Fiilimdeki ekten anlıyorum arkadaşlar. Şimdi biraz daha ayrıntılı inceleyelim. Peşili lekere binere gergözan ne gergöze. Arkadaşlar geçmiş zaman cümlesi kuracaksak yapacağımız ilk şey fiile bakmak olmalı. Fiil geçişli mi, geçişsiz mi? Şimdi şurada geçen dersin küçük bir özeti var. Eğer fiil geçişsiz ise hekende gergöhezbe kırde harudimine ve estu evsa berdevam dike öznemiz yalın kalıyor. Leker ligorik kırdeye tek çandın. Fiilimizde özneye göre çekimleniyor.
Ama eğer fiil geçişli ise, arkadaşlar bu sıralama çok önemli. Gerçekten kendi öğrencilerimizde de görüyoruz. Böyle bu sıralamayla gidince yanlış minimuma iniyor. Bir, yapmanız gereken özne büküme uğrar, gırdı tavı. İki, yapmanız gereken bireysel harudumine, nesne yalın halde kalır. Ek almaz. Büküm eklerini asla almaz. Ya seyemci lekel gori bireyseli tekşandın. Fiil nesneye göre çekimlenir. Determinate kan behevra binirin ez, kevok, ditin. Ben, güvercin görmek. Şimdi biz bundan geçmiş zaman cümlesi yapacağız arkadaşlar. Önce bir bakalım. Ditin, görmek. Geçişli mi, geçişsiz mi? Neyi gördüm? Güvercini zaten nesnem önümde duruyor. Bir şeyi görürüm. Ya da ditin görmek gözle yapılıyor. Vücudun bir parçasıyla yapılıyor. O yüzden bir, ne diyorum arkadaşlar? Fiilim geçişli. Ditin gergöze. Peki, ditin gergöhez. Fiilim geçişliyse yapmam gerekenler neler? Kırdedı teve. O yüzden ez neye dönüşecek arkadaşlar? Bunu artık büküme uğratacağım. Ez min olur arkadaşlar. Artık min kullanmam gerekiyor yerine. Bireysel harudumine kevok yani güvercin sade halde kalacak. Hiçbir yer gelmeyecek. Bireysel kevok yani bireysel amcı şuhaye. Lekel gori bireysel tekşandın. Şimdi de fiilimi nesneye göre çekimlemek kaldı. Ben burada tekillik çoğulluk belirtmedim. Eğer ben desem ki min kevok dit ben güvercini gördüm. Eğer ben desem ki min kevok ditin ben güvercinleri gördüm olacak. Yani tamamen ben burada fiile gelen ekten anlıyorum nesnemin tekil ya da çoğul olduğunu. Asla özneye göre değil, nesneye göre çekimliyorum arkadaşlar. Şuradaki, şu ditin'deki ından da anlıyorum ki kevok orada pırıcım var yani çoğul. Min kevok dit ben güvercini gördüm tekil. Min kevok ditin ben güvercinleri gördüm çoğul. Şimdi arkadaşlar dedik ki geçişli fiiller her zaman nesneye göre çekimleniyor. O yüzden burada öznemizin hangi kişi olması önemli değil. Her zaman zaten biz nesneye göre çekilmiyoruz. Yani tamam kırdedı tave özne büküme uğruyor. Örneğin min kullanabiliriz, tek kullanabiliriz, ve kullanabiliriz. Ya da eğer isim kullanacaksak zilan diyeceksek zilane demeliyiz. We diyebiliriz ya da barani eğer isim kullanacaksak. Me diyebiliriz, ve diyebiliriz, one diyebiliriz. Yine üçüncü çoğul kişi için isim kullanacaksak, örneğin misafir edeceksek meyvannan deriz. Bunlara bağlı olmaksızın nesneye göre çekimleniyor arkadaşlar. Burada nesnemiz sevek, bir elma ya da du sev ya da sadece sev de diyebilirsiniz. O da fark etmiyor yani. Fiil huarın gergühezi zaten yemek geçişli. Çekimleyelim huarını seve göre. Eğer bunların hepsi ve sevekse huar, tekil. Zaten olumsuzun neyle olduğunu söylemiştik bütün geçmiş zamanda. Münte, ve, vi, me, ve, wan, sevek, huar, an için ne huar? Yedik ya da yemedik. Yine aynı zamirler heke du sevbe, huarın, an için ne huarın. Evci, dravşa, pırcımaride tep karanin. Yani arkadaşlar tekrar söylediğimiz gibi bunlardan bağımsız olarak nesneye göre çekimliyoruz. Nesne çoğulsa çoğul, tekilse tekil eki geliyor bu kadar. Şimdi o örneklere bir daha bakalım. Dersin başındaki örnekler burada. Burada nesneyi tespit etmeye çalışalım arkadaşlar. Bir de nesne yönünden bakalım. Bir de az önce bir sürü kural verdik ya işte vücudun bir parçası falan. Hani hangi durumda geçişli oluyor. Hevalamıcı amede tatin artık bunda duracak bir şey yok. Geçişsiz. Mnev peçvazi kır. Arkadaşlar peçvazi kırın yani karşılamak fiili kırın ile oluşan bir birleşik fiil. O yüzden yine büküme uğraması gerekiyor. Ya da neyi karşıladın cevabı var. Ama ne dedik az önce? Kırın ile oluyorsa geçişlidir arkadaşlar. Heke kırın içe belekerek evleyker gergöheze. Em cumali derketinin emkün taksimi burada artık bir daha aynı şeyleri söylemeye gerek yok. Ya da meşinin işte geçişsiz olduğunu söylemiştik. Ama melvur masik var. Biz orada balık yedik. Ya da balığı yedik. Aslında böyle çevirirsek daha doğru olur. Yemek arkadaşlar hem neyi sorusuna cevap veriyor tamam ama hem de ne dedik? Vücudun tek bir parçasıyla oluşuyorsa o şey. Örneğin huarın ağızla oluştuğu için yine geçişli arkadaşlar ve neyi sorusunun cevabı zaten masi balık olarak önümde duruyor. O yüzden büküme uğradım. Merol şeke hoşlar baskır.
Yine bakın derbas kırın. Bu bir geçirmek. Güzel bir gün geçirdik. Yine kırın ile oluşan bileşik fiil. O yüzden büküme uğradı. Ya da neyi geçirdik? Zaten nesnem önümde duruyor. Güzel bir gün. Bir de arkadaşlar bakın burada meçhul olmasına rağmen me rojeke hoş derbas kırın demiyorum asla. Çünkü rojeke hoş güzel bir gün. O yüzden güzel bir gün yani tekil. O yüzden tekil halde kalıyor. Asla me'ye göre değil, nesneye göre çekimliyorum. Vecimin ratıştek ne god. Şimdi god'un söylemek ne dedik? Eğer ağzın, yani vücudun bir parçasıyla oluşuyorsa, örneğin god'un ağızla oluşuyor, geçişlidir. O yüzden yine büküme uğramış. Ez hatta şevake habbetim. Aynı şey arkadaşlar. İnle bitmiş. O yüzden geçişsiz ya da dedik zaten neyi cevabın olsa bile inden dolayı geçişsiz kabul ediliyor. Ve jidikane kolay zerkri. Arkadaşlar aslında burada bir istisna görüyoruz. Şimdi dedik ki inle bitenlerin hepsi, yani inle bitenlerin çoğu, aslında o zaman tam hepsi demedik, bazı istisnalar var dedik. Krin, satın almak bunlardan biri. İnle bitmesine rağmen zaten neyi aldım cevap da var. Ama hani bazılarında cevap olduğu halde inle bittiği için geçişsiz kabul ediliyor. Bu öyle bir fiil değil. Yani inle bitmesine rağmen geçişli artık. Neyi aldım? İşte sarı kolayı aldım. O yüzden ya da o sarı kolayı aldı. Bükümlü hale gelmiş. Veçvarne heznekir. Heskırın arkadaşlar. Şı heskırın. Sevmek fiili kırın ile oluşan bir fiil olduğu için geçişlidir. O yüzden burada ve kullanılmış. Aynı şekilde isim olduğu için yine söylediğim gibi zelale olması gerekiyor. Burada bun ile oluşan bir fiil var. Az önce söylediğim gibi bun ile oluşanlar geçişsiz, kırın ile oluşanlar geçişli. Şandın, bakın minname ekşand aslında bu şandın fiili. Şandın andınla bittiği için ne dedik biz? Andınla biten fiiller geçişli kabul ediliyor. Yani bu diğer kurallara göre de değerlendirebilirsiniz. Umarım sizin de işinizi kolaylaştırır. Naci hindari ekeye min ev hindari hinkera stadyum vardır. Onca dikaran hinkera jibnerin naham pevraj şeklin. Pop peşi katak mimikın disa bersi ve en behevre bir bersinin. Min do خوشکن خواه و دیتن هیه. دیتن gergöheze. Em bıçak dibinin, yani parçakil açığa dibinin, o esçi dibinin bersifeye. Ciber vücü kırda tavuyaya. Ve hevalno bala xo bidin breseri, خوشکن خواه. Breser çed vırde, kırıcımare. Megot emil gori breseri bikçinin, ciber ku breser çed kırıcımare. Eze kaytafa kırıcımariye leziyede bikim. Eze beyçim ditin. Arkadaşlar ben dün kız kardeşlerimi gördüm. Şimdi görmek geçişli. Çünkü hem vücudumuzun bir parçasıyla görüyoruz hem de neyi görmek, kimi görmek cevap var. O yüzden özlem büküme uğramış. Ama kız kardeşlerimi, burada benim nesnem çoğul arkadaşlar. Çoğul olduğu için de ben fiil köküm dit burada ını attık. Bunları geçen derste yaptık zaten. Hani ın varsa ın gidiyordu, ne varsa ne gidiyordu. Attık dit kaldı kök. Ama çoğul olduğu için artık çoğulluk ekine getirmem gerekiyor. Ditin. Ditin arkadaşlar. Bunu da okurken ditin cevabı. Ez bimizginere kabınerin meşin gergöze ne gergöze. Be iğne kadiyaye. Anca hamul açemedi meşe. Anca çi meşin bersif tüneye. Ciber veci kırdı harumaye. Ez çi becim ez gori kırdeyi bikşinimedi. Bimizginere du form hebu. Meşim anca meşiyam. Her duçi rast. Meşim anca meşiyam. Arkadaşlar inle biten bir fiil ya da bütün vücudumuz yürüyor. Ben dün mizginle yürüdüm diyeceğiz. Bütün vücudumuz yürüyor. Ya da neyi yürüdüm cevap yok. O yüzden geçişsiz. Geçişsizse özne yalındı ve özne göre çekimliyorduk. Yani kişi ekini kullanıyorduk. Kişi ekini kullandım. Ez meşiyam. Vaneame saat de pencande hadin heye. Hadin lekereke neger göze hevano. Şiberku bir iğne bıdavi buye. Arkadaşlar dersimiz 5'te bitti diyeceğim. Ama kadın fiili inle bittiği için geçişsiz. O yüzden vaneame artık özneye göre çekimlenecek. Özne burada vaneame dersimiz. Ders bir tane olduğu için kadi ya da kadiya. Yani herhangi bir çoğulluk eki gelmeyecek artık. Min doh evari rojname ne uxandın. Ez neyini bükümeydi. Ben dün akşam gazete okumadım diyeceğim.
Arkadaşlar burada şimdi Juan'ın okumak ya gözle okuruz ya ağızla okuruz ya da neyi okuruz cevabı var. Her türlü bu artık bir geçişli fiil. O yüzden özne büküme uğramış. Ben eğer yalnız şöyle bir şey var burada. Eğer benim kastettiğim tek bir tane gazete ise tekil olarak kullanacağım. Eğer kastettiğim birden fazla gazete ise çoğul ekini kullanacağım. Fiile ekleyeceğim. Fiilden anlıyorum artık arkadaşlar onun nesnenin tekil ya da çoğul olduğunu. Asla buraya rojnameyan demiyorum örneğin. O çoğul büküm ekini getirmiyorum. Yani dediğim gibi her ikisi doğru. Eğer nehuant de diyebilirsiniz, nehuandın da diyebilirsiniz. Eğer nesnemiz tekil ya da çoğulsa arkadaşlar. Zozanê dohcilên xwe û şûştin. Min çi şûşt bersiv heye ne ji xwe bersiv diyar e ber çavê min e cilên xwe. Ji ber wê jî gerguheze. Ji ber wê jî kirdê dibe bita we. Kirdeta wiya ye bûye zozanê. Heke bireser pırjimar be. Pırjimar, yekşimar be yekşimar. Kal bireserê binirin. Cilên xwe. Elbiselerini, kıyafetlerini yıkadı. Burada nesneye göre çekimliyorum. Geçişli olduğu için zaten şuradaki bükümden de anlıyoruz artık. Geçişli bir fiil. Nesneye göre çekimleyeceğim. Nesnem elbiselerine olduğu için, yani çoğul olduğu için şuştun. Mesela dinahan de şif bu xwarin heye. Hevanı xwarin gergöze eden vid zanen. Em bir devê xwe dixwin, yani perçek ile aşağı xwe dixwin. Anjî işte ez çi dixwin bersif heye. Ji ber wî gergöze, ji ber wî kirdeta wiya ye. Ez ê li gorî bireserê bikişînime dî. Bireser şîve ne dusê şîvin. Tenê şîveke ji ber wî ez ê bêjim xwar. Kabinên bala xwe bidin. Ez li gorî meyê nakişînim. Ez li gorî bireserê dikişînim. Ev der pırjimar bêje ji ber ku biresera min yekşimar e yekşimarma. Te name nivîsîn. Hevalno nivîsîn belê bi îne dixede lê ji ber ku ez çi nivîsim işte name ji xwe dîsa bersiv jî diyar e li ber çavê min e biresera min li ber çavê min e ji ber wî jî gerguheze ez ê li gorî bireserê bikişînim. Koka wî çi ye tenê ne heye ne çû nivîsîma ji ber ku yekşimar e te name nivîsî. Te name nivîsî ez wisa dipirsim. Arkadaşlar burada yazı yazmayı görüyoruz. İnle bitmesine rağmen aslında sen mektup yazdın mı diye soruyorum. Zaten neyi yazdın mı mektup cevabım karşımda. O yüzden nesnem var. Dediğim gibi bu inle bitenlerin işte bu da inle bitmesine rağmen yine de geçişli. Çünkü cevabı çok belli. Bir de arkadaşlar aslında bu yazı yazmak bunun içinde bazı tartışmalar var. Çünkü birçok kişi de şey gibi kullanıyor. Dename nevisan. Onu andın ile geçişli yapmaya çalışıyor. Dename nevisan. Bu formu da çok duyarsınız. Ama işte dediğim gibi zaten cevabım karşımda olduğu için, nesnem olduğu için bu bir geçişli fiil olarak ben kabul ediyorum. Size bırakıyorum. Her iki kullanımda kullanabilirsiniz. Delale, rohat ve xwendin. Ve xwendin arkadaşlar davet etmek. Davet etmek. Xwendinle oluşan bir türemiş fiil bu. Arkadaşlar davet etmek, birini davet etmek değil mi? O yüzden geçişli fiildir, cevabı var. Neyi davet etmek? İşte birini. Neyi ve kim sorunun cevabı var. O yüzden öznem büküme uğramış, nesnem yalın halde kalmış ve nesneye göre çekimliyorum. Behwend. Yani sadece tekil olarak kullanıyorum. Mecbo taşte hekerun çekirin. Biz kahvaltı için yumurta yaptık. Şimdi kırın ile oluştuğu için arkadaşlar geçişli bir fiildir. Yapmak, etmek varsa, kırın varsa bir fiilin içinde o fiil geçişli fiildir. Öznem büküme uğramış. Şurada öznem büküme uğramış. Şimdi eğer kastettiğim tek bir yumurtaysa çekir. Eğer birden fazla yumurtaysa çekirin. Yani size kalmış. Hangisini kastetmek istediğinize kalmış. Ya dehemin ev hilkişin serdari. Hilkişin, onlar ağaca tırmandı diyeceğiz. Hem inle bitiyor, hem bütün vücut tırmanıyor. Bu yüzden geçişsiz kabul ediliyor. O yüzden öznem yalın halde burada. Eğer ben burada özneye göre çekimleyeceğim, eğer kastettiğim kişi tekil ise hilkişi, eğer kastettiğim kişi onlar demek istiyorsam hilkişin diyeceğim artık. Tamamen yani öznenin tekil ya da çoğul olmasına göre. Ez doh çun dibistane. Hediyem zanen çun neger göze.
Kırda xarumaye. Jigol ez li gorî ez ê bikişînim û neyniye ez neçûm dibistanê. Em 10 sal berê hatin Stenbolê. Ez ê çi bêjim? Hatin neger göze waneya borî de em li serê zavsekinin. Nexwazê li gorî Kirdeyê bikişînim, Kirda xeruye, li gorî em ê jî em hatin. Zelal ji ser darê û ketin. Şuan ketin me gotibû di dersa borî de neger göze, ji ber wê Kirda xerumaye, ji ber wê ez ê gorî Kirdeyê bikişînim, nexwazê çawa bêjim ji ber ku yekşîmare ew ket. Me çi gotibû? Me gotibû qartafek kesasiyem tuneye. Ji bo ew ê heke yekşîmar be qartafek tuneye. Min ji Zelalê hez kirin. Me çi got? Heke lêkerek bi kirinê çêbû be, ew lêker gerguheze, kir di tewiyaye, bi reser divê xerû be, min ji ber wê mînakî da, lê ji ber ku pişta çeke tewiyaye, lê yekşîmare ez ê gorî yekşîmariyê bikişînim, kir. Arkadaşlar burada bu örneği bilerek verdim. Ben Zelal'i sevdim. Bunu diyeceğiz. Şimdi sevmek kırın yani şu keseki has kırın. Kırın ile oluşan bir fiil olduğu için ya da birini sevmek cevap olduğu için bu bir geçişli fiil. O yüzden öznem büküme uğradı. Ancak arkadaşlar dedik ki özne büküme uğrar, nesne yalın halde kalır ve nesneye göre çekimlenir. Burada bakın Zelal'le nesnemi bükümlü halde görüyorum. Peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi arkadaşlar j'dan sonra gelmesi. Yani eğer ne demiştik? Edattan sonra gelen isimler mutlaka büküme uğrar. O yüzden bu da büküme uğramış. Yani bundan dolayı, yoksa kural bozulmuyor şu anda. Gelê hevalên hêja em hatin dawiya waneya xwe, ev waneyekî gelekî giring e, ev waneya borî û waneya bê. Ev her sê bi hevdû re girêdayîne, ji ber wê jî bişopînin, li ser hevdû bişopînin. Em ê heftiya din jî aslında em ê derbasî micareke nû bibin, micareke gelek balkevşe, lê bi vê micarê re jî tekildar e, em ê bi hevdû re binêrin. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Şimdi az önce söylediklerimi bir daha tekrarlayayım. Geçen haftaki dersimiz, bu dersimiz ve haftaya işleyeceğimiz dersimiz birbiriyle çok alakalı. Üçü de birbirini takip ediyor. O yüzden bunları sırasıyla izlemeniz çok önemli eğer iyi öğrenmek istiyorsanız. Gelecek haftaki dersimizde sadece Kürtçe'ye özgü olan bir kuralı işleyeceğiz bunlarla alakalı. Hani böyle dedik ya, nesneye göre çekimleniyor, özne yalın halde kalıyor. Şimdiye kadar hep nesne işte tekil mi çoğul mu bunun üstüne durduk ama nesne bir şeyse, bir zamirse nasıl yapacağız? O ben seni gördüğümdeki o seniyi nasıl söyleyeceğiz? Hep birlikte bunu öğreneceğiz. Bu kısım da özellikle bizim yani Kürtçe konuşanların, böyle ailesinden öğrenerek konuşanların biraz yanlış yaptığı bir konu. Hani genelde sonradan doğrusu öğreniliyor. Hep birlikte bunların üstüne duracağız. Siz de biraz araştırabilirsiniz dersten önce. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Bu hataya var. Gelê hevalên hêja û xêratin pêrga Kurdî, em hatin waneya nehemîn û îro mijara me di kurmancî de ergetiviye. Çoğun jî dizanin zimanê Kurdî û Tirkiş hev gelek cuda ne, aydê malbatên cuda ne, taybetmendiyên wan cuda ne. Lê bi min cudahiya herî mezin ev mijare ergetiviye. Em ê vêga bi kurahî lê binêrin di kurmancî de ergetivî çawa çêkbe. Arkadaşlar 9. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde Kürtçe'de ergatiflik kavramını işleyeceğiz. Şimdi ergatifliği şöyle açıklayabiliriz. Aslında birazcık görmüş olduk biz bu konuyu geçen dersimizde. Arkadaşlar ergatiflik fiilin özneye göre değil de nesneye göre çekimlendiği, nesnenin etkisi altında kaldığı durumdur. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Eğer Türkçe ergatif bir dil olsaydı ben seni görüyorumu biz bene göre çekimliyoruz ya. Ben seni görüyorsun olacaktı örneğin. Sene göre çekimlenecekti. Yani bu şekilde oluyor. Nesneye göre çekimlendiği durum. Gelelim bunun Kürtçedeki yerine. Arkadaşlar biraz bilgi sahibi olalım konuştuğumuz dil hakkında. Kürtçe yarı ergatif bir dil. Yani sadece geçmiş zamanlarda ergatif var ve geçmiş zamanda fiilin geçişli olduğu durumda var. Şimdi tam bir önceki dersimizde geçişli fiiller için geçmiş zamanı öğrendik. Ve orada fiilin nesneye göre çekimlendiğini öğrendik. Örneğin
ben elma yiyorum ben elma yedim dediğimde orada elma teklisi işte tekil yapıyorduk. Çoğulsa çoğul yapıyorduk. Şimdi elma yerine başka nesneler olursa nasıl olacak? Biraz ayrıntısını ineceğiz bu dersin. Belempêşil li ser mînakan binêrin ka ergatîvî ji me re çi dibêje. Mînaka yekem min sêv xwar. Ez çi fehm dikim di vir de? Min sêv xwar. Ben elma yedim. Sadece tek bir elma var. Peki ben bunun tek bir elma olduğunu nereden anlıyorum arkadaşlar? Çünkü bakın geçen dersimizde dedik ki işte xwarın geçişli bir fiil. Çünkü hem neyi yedim bunun cevabı var hem de vücudumuzun tek bir parçasıyla yapıyorduk. Bu da diğer ipucumuzdu. O yüzden geçişli ise özne bükme uğruyordu. Nesneye göre çekiliyorduk. Nesne tek ise herhangi bir ek yok. Burada ne anlıyorum? Elmanın tek bir elma olduğunu anlıyorum. Em dîsa werin min sêv xwarin. Ez ji vir çi fehm dikim hevalno? Dîsa bi heman şeklî lêker gerguheze, li gorî birêserê tê kişandin, kirde ditewe. Ez ji vî qartefa pirjimariyê fehm dikim ku min ji sêveke zaftir sêv xwarin, ango hecmara sêvan pirjimare. Ji sêveke zaftirin. Arkadaşlar aynı şekilde min sêv xwarin dediğimde yine elmaya göre çekimliyorum ama artık burada elmanın çoğul olduğunu anlıyorum. Şuradaki çoğulluk ekinde. Bir de arkadaşlar dikkatinizi çeksin. Min sêvan xwar değil. Çünkü iki tane bükümü yan yana kullanamayız. Birazdan ayrıntılı bu kuralları işleyeceğiz teker teker. Em werin ya dawî min du sêv xwarin. Dîsa qartefa pirjimariye heye. Ji ber çi? Ji ber ku evan çi xwe diyar e. Du sêv yani ji sêvekî ji xwe zaftir e. Yani burada jî bi tevayî dîsa pirjimare ji ber wî jî divan de her duyan de qartefa pirjimarî hatine. Em dikarin çi bêjin hevalno? Divan her sê hevokan de jî lêker li gorî sêvê, ango li gorî birêserê tê kişandin. Üçünün ortak yanında arkadaşlar fiilin nesneye göre yani elmaya göre çekimlenmesidir. Li ergativî çi ye kam hinek dijî bi berfirehî lê binêrin. Rewşa lêkerê ya ku li gorî birêserê tê kişandine fiilin nesneye göre çekimlendiği durumdur. Bunu artık anladık. Şimdi Türkçe'ye değerlendirecek olursak belki kafanızda bir karşılaştırma yapmak istersiniz. Tilki zmaneke akuzatifi. Türkçe akuzatif bir değil yani ergatif değil. Lêker her tim li gorî kirdeyê tê kişandin. Fiil her zaman özneye göre çekimlenir. Ben seni görüyorum derken burada bene göre ya da ben seni göreceğim gelecek zamanda yine bene göre ya da geçmiş zamanda ben seni gördüm yine bene göre. Her zaman özneye göre çekimlenir. İşte kişi ekleri alır. Lêker her tim li gorî kirdeyê, ango ben tê kişandin. Di kurmancı da tiş çavat be hevano. Kurmancı zmaneki niv ergative. Kürtçe yarı ergatif bir dil. Yarı ergatif. Tene de demin bori de lêker dibin bandora bireser dedim yine. Led ve lêkerame gergühezbe. Sadece geçmiş zamanlarda fiil nesnenin etkisi altında kalır. Ama fiilin geçişli olması durumunda arkadaşlar. Çünkü örneğin es çum dediğimizde İşte gitmek geçişsizdi o yüzden özne yalın halde. Ez çum, ben gittim. Burada herhangi bir ergatiflik durum yok. Zaten nesne yok. Hani geçişsiz fiil ne demek? Nesnenin olmadığı fiil demek. Eğer nesne varsa yani fiilimiz geçişliyse o fiil nesnenin etkisi altında kalır. Şimdi örneklere bakalım. Ez seveki duhum. Ben bir elmayı yiyorum. Tu sevan duhu. Sen elmaları yiyorsun. Ev seve buhe. O elmayı yiyecek. Ligori kırdeyi. Her tim li gorî kirdeyê hatiye kişandin. Yani diğer işte şimdiki zamanda, gelecek zamanda, geniş zamanda bu durumlarda hep özneye göre çekimleniyor ve o yüzden kişi ekleri alıyor gördüğünüz gibi. Ama geçmiş zamanda baktığımızda min sêv xwar, min du sêv xwarin. Ben elma yedim, ben iki elma yedim. İkisinde de nesneye göre çekimlenmiş. Burada artık özneye göre çekimlenmemiş. Arkadaşlar bundan daha önce bahsetmiştim. Bu cümleyi daha önce koymuştum. Hatta bu cümlenin geçmiş zamanlarda çok işe yarayacağımızı da söylemiştim. Fiil her zaman yalın olana göre çekimlenir. Her zaman yalın olana göre çekimlenir. Burada ez yalın eze göre, tu yalın tuya göre, ev yalın eve göre, sev elma yalın. Bakın bir büküm eki almamış sev'e göre ya da du sev yine yalın olan elma o yüzden du sev'e göre çekimlenmiş. Her zaman yalın olana göre çekimliyoruz. Bükümlü olana göre değil. Heke bireser cinav ve ev minakên herî xweşin em her tim ji xwendekarên xwe jî dipirsin ka pêşî û bêjin. Ev em ê nekê tiştek cuda bikin niha. Ben seni gördüm. Em ê di kurmancî de çawa bêjin. Şimdi arkadaşlar ben seni gördüm bunu Kürtçe'ye çevireceğiz. Görmek fiili geçişli bir fiil.
Zaten nesne var. Neyi gördüm? Seni gördüm. Bunun cevabı var. Arkadaşlar şimdi biz ne yaptık geçişliyken? Birincisi bizim öznemiz büküme uğruyor. Yani ben ez diye onun artık bükümlü halini kullanmamız gerekiyor. O da nasıl? Min. Peki sen neydi? Tu değil mi? Onun bükümlü hali de te. Ama arkadaşlar biz ne dedik? Özne büküme uğrar, nesne yalın halde kalır. O yüzden yalın halini kullanacağız. Men tu. Şimdi buraya kadar tamam, bir problem yok. Görmek geçişli. Dedik ki geçişliyse geçmiş zamanda nesneye göre çekimleyeceğiz. Yani to'ya göre çekimleyeceğiz. Şimdi did'in görmek, did geçmiş zaman kökü, ını attık orada. Peki did yanına ne ekleyeceğiz arkadaşlar? Nesneye göre çekimleyeceğimiz için nesneye göre olan kişi ekini ekleyeceğiz. Min tu did'i, ben seni gördüm olmuş oluyor. Min te did değil. Min tu did'i. Min te did değil arkadaşlar. Burası çok önemli. Prane hevalin kurdaxıvın, yani kurmancı zanın ergativiye zav bıkarnaynen, yani hinek bunda bu yedizmanemede ne ez jibo gelen peri nabecim, yani hem cihanda ez rusa becim. Em ihmal diken em dibecin min te did lenna min tu did'i. Hemen şekli. Sen beni gördün. Şimdi aynısını yapacağız. İşte görmek yine geçişli. O yüzden sen büküme uğrayacak. Tu te olacak yani. De. Şimdi ben yalın halde olmalı. Neydi Kürtçe'de ben? Ez. Yine did bizim fiil kökümüz ama ez'e göre çekimleyeceğiz. Nesneye göre çekimleyeceğiz. De ez diddim. Ez'e göre çekimledik. Gördüğünüz gibi kişi eki var. Ben onu gördüm. Ben büküme uğrayacak. Min. Onu gördüm. O neydi? Artık yalın halde olacak. Ev. Peki görmek did değil mi? Görmenin kökü. Ama biz ne dedik? Geçmiş zamanda üçüncü tekil kişi için olan ek kullanılmıyor. Kişi eki kullanılmıyor. Min ev did. Min ev did. O bizi gördü. Şimdi o nedir? Ev. Peki bükümlü hali we ya da we. İkisinden birini kullanmamız gerekiyor. Biz neydi? Yalın halde am, we, anji, we, am ve gazi ditine görmek ango ditine ligori eme bükşinem we am ditin. Kartafa pırıcmar yatış var. Am pırıcmar. Yani kartafa kesarat burada. Biz sizi gördük. Biz am bükümlü hali me, siz hun, ama burada artık yalın halde kullanacağız. Nesne her zaman yalın olur. Me, hun, ditin. Yine hun'a göre olan kişi eki geldi burada. Siz onları gördünüz. Siz onları gördünüz. Nasıl olacak bu? Bükümlü halde ve yalın halde ama çoğul olan yalın. Ev. Şimdi onları gördüğünüz gibi burada bir çoğulluk var. O yüzden fiile de çoğulluk eki gelecek. Ve ev ditin. Yani şöyle bir toparlayalım. Ne oluyordu? Özne büküme uğruyor. Nesne yalın halde kalıyor. Ve her zaman yalın olana göre çekimleniyor. Burada nesne yalın olduğu için fiil nesnenin etkisinin altında, yani nesneye göre çekimleniyor. Ember devam bakın. Kurmancı da ergativi. Daha pregezin gele kubü kerime vere henedvirde ya yekemin duhab tavang naim bahevdu. De kurmancı da duhab tavang naim bahevdu. Ya diyem ki de kurmancı da leker her gün bir gorya haru tekçenden. Kaçektim meşgul meftiş koydun. Arkadaşlar birinci kuralımız, eğer bu iki kuralı iyi bilirseniz hata yapma payınız çok aza düşüyor. Birinci kuralımız Türkçe'de 2 tane bükümlü yan yana gelmez. İkinci kuralımız ise fiil her zaman yalın olana göre çekimlenir arkadaşlar. Bükümlü hale göre değil, yalın olana göre çekimlenir. Şimdi önce şuradaki bir şeyi hatırlayalım. Diğer şimdiye kadar gördüğümüz zamanları bir hatırlayalım. Sonra örnekler üzerinden şu iki kuralı değerlendirelim. Dema ha, dema be, dema beyan nezikte, kırde hariye, bresser bitave. Şimdiki zamanda, gelecek zamanda, yakın gelecek zamanda özne yalın haldedir. Nesne büküme uğruyordu. Demin burada hekeliker ne gergehezbe disakırda hariye bresser kıneşve. Eğer geçmiş zamanda, eğer fiilimiz geçişsizse, işte ez çum ben gittim gibi, orada kırda yani ez yalın halde kullanılıyor. Zaten geçişsiz demek nesnenin olmaması demek.
Eğer fiil geçişliyse, bu da geçen dersimizin konusu, kırde dıtave, tıpkı min dit gibi, anca min sev var gibi. Min orada büküme uğradı öznemiz, bresel karudumine sev orada hep yalın kalıyordu. Şimdi bunu bir hatırladık. Bir de arkadaşlar bundan bir sonraki dersimiz, yani son dersimiz tamamen bu şimdiye kadar gördüğümüz tüm büküm konularının özeti olacak. Yani biz bunların hepsini zaten gördük ama son bir toparlama amacıyla son dersimiz de bunun üzerine olacak. Tam oturtacağız bu kavramları. Şimdi burada bunların açılımını bir yapalım. Este bizim, ben seni duyuyorum. Bu bir şimdiki zaman cümlesi. Şimdiki zaman cümlesinde gördüğünüz gibi öznemiz yalın halde, nesnemiz büküme uğramış ve birincisi iki tane büküm yan yana gelmemiş, iki tane yalın da yan yana gelmemiş. Aynı şey. İkincisi fiil yalın olana göre çekimlenmiş, eze göre çekimlenmiş. Es dedi bizim. Tüyeme bibini, sen bizi göreceksin. Bu bir gelecek zaman cümlesi. İki tane yalın yan yana, iki tane yalın ya da iki tane bükümlü yan yana gelmemiş. Bir yalın, biri bükümlü. Yalın olana göre çekimlenmişiz. Tu'ya göre çekimlemişiz. Evdikeş metroya da keve, o metrodan inmek üzere. Yakın gelecek zaman cümlesi. Biri yalın, biri yani metrodan aslında burada hem edattan sonra büküme uğruyordu, hem o yüzden büküme uğramış ama eğer normal bir nesne de olsaydı büküme uğrayacaktı. Bir yalın, bir bükümlü oluyor ve eve göre çekimlenmiş. Min tu nediti, ben seni görmedim. Burada yine bir yalın, biri bükümlü, bir yalın. Yine iki tanesi yan yana gelmemiş. Ve ne yaptık? Yine yalına göre çekimledik. Tu'ya göre çekimledik. Burada iyi kişi ekini görüyoruz. Tu'ya göre olan kişi ekini. Wan pırtıkhandın, onlar kitap okudular. Böyle çevirebiliriz. Arkadaşlar bunun burada çoğul eki olduğunu görüyoruz. Ama bu Wan'a göre değil, pırtık çoğul olduğu için, yani birden fazla kitap olduğu için çoğul eki var. Ne yaptık? Nesneye göre, yalın olana göre çekimledik çünkü. Yalın olana göre çekimliyoruz. One bükümlü hale göre değil. Yine zaten görüyorsunuz. Biri bükümlü, biri yalın, ikisi asla yan yana gelmez dedik. Eğer şöyle bir durum olmazsa tabii hani edattan sonra büküme uğruyordu ya da tamlamalarda büküme uğruyordu, o durumları koymuyoruz. Normal este bizim gibi, yani iki tane bu şekilde yan yana gelmiyor. Böyle nahasraneki kuvvet vardık men tevdizanın herifde. Enlivistani binerin kargatvi çavaha diye bir karani. Tidbeje te ez kuştum nesrine. Kabunerin te ez kuştum. Kuştun lekereke gergüheze. Cibervi breserhiye. Kırdet taviyaye. Breser harumaye. Ligori breseri hatiye kışandın. Be hemen şekli. Dilim hazreti bibine şekline. Kulika soruşine şekline. Te ez bir kırım ledine. Meçi gotu bu. Lekerin kobu kırını çedbin, hemu gergöhezin, bir kırın heye, disaj berku gergöheze, kırde tavuyaye, bresel harumaye, yek tavan di yek haru, ulgorya haru, angolgorya breseri hatiye kışandı. Arkadaşlar burada çok meşhur bir şarkı var, Nesrin'e şarkısı. Şimdi burada ergatiflik nasıl kullanılmış buna bakalım. Dez kuştum, sen beni öldürdün. Sen beni öldürdün. Öldürmek. Birincisi birini öldürmek. Neyi öldürmek? Yani bunun cevabı var. O yüzden geçişli. O yüzden orada sen büküme uğradı. Hani o bizim adımlarımız var ya, işte birincisi işte özne büküme uğrar, ikincisi nesneye alın kalır, üçüncüsü nesneye göre çekimlenir. Eğer bunları karıştırıyorsanız bundan bir ve iki önceki derslere bakabilirsiniz, geçmiş zaman derslerine. Nesne yalın halde kaldı ve öldürmek fiili nesneye göre çekimlendi arkadaşlar. Burada nesnemiz ez olduğu için kişi eki geldi. Nesneye göre çekimledik. Sondaki cümlede des bir kırım, sen beni yaşlandırdın. Şimdi bir kırım yaşlandırmak, bir bun yaşlanmak. Biz demiştik ki kırın ile oluşan her fiil geçişli fiildir arkadaşlar. Zaten neyi, kimi soruların cevabını da veriyor. İşte neyi yaşlandırdım, seni yaşlandırdım gibi. O yüzden ne oluyor? Bir, özne büküme uğruyor. 2, nesne yalın halde kalıyor. 3, nesneye yani yalın olana göre çekimleniyor. Ez'e göre çekimlenmiş haliyle kişi eki gelmiş. Naçil emrihindariya xobinerin tuçma men nabin. Emi van hemu hevukan bıkın dema bori. Tuçma men nabini. Etçi be hevalno ditin lekereke gergüheze. Leker gergühez be emnaha hevukeke deman haye.
Gergühez be yek kırda dıtave evi bete. Bireser xaru dimine evi bibe ez. Ligori ezeji dev lekelame verekşandın. Arkadaşlar sen beni neden görmüyorsun? Bu şimdiki zaman cümlesi, bunu geçmiş zaman yapacağız. Hepsini geçmiş zaman yapacağız. Görmek, birini görmek, bir şeyi görmek geçişli bir fiil. Neyi sorusunun cevabı var. Ya da sadece gözlerle oluyor, vücudun bir parçasıyla oluyor. O yüzden geçişli. O yüzden bir öznemiz büküme uğrayacak. To t'ye dönüşecek. 2 nesnemiz yalın halde olacak arkadaşlar. Min ez'e dönüşecek. 3 fiilimiz nesneye göre çekimlenecek. Yani teçma ez, bir de olumsuz yapacağız tabii ki. Geçmiş zaman olumsuzu ne ile oluyordu? Teçma ez ne dedim. Ne yaptım? Büküme uğrattım. Yalın bıraktım. Yalın olana göre çekimledim. Şimdiki zaman cümlesini geçmiş zaman cümlesine çevirdim. Bir de arkadaşlar bunları artık çözdük, açtık diye düşünüyorum. Şimdiki zaman cümlesinde şimdiki zaman kökü kullanılır. Geçmiş zaman cümlesinde geçmiş zaman kökü kullanılır. Çok ayrıntılı durmuştuk zaten bunların üstünde. Pürtükan duhuyne. Şimdi buna dikkat edin. O kitapları okuyor. O yalın, kitapları bükümlü, duhuyne okuyor, eve göre çekimlenmiş. Kişi ekini görüyoruz. Bunu geçmiş zamana çevireceğiz. Okumak bir geçişli fiil. O yüzden bunu bükümlü hale getireceğiz. Bunu yalın hale getireceğiz. Yalına göre çekimleyeceğiz. Kadın ya da erkek olabilir. Kürtçe'de bunlar ayrılıyor. We, anji ve, dve ev edi harube, dve dahab tawan naim bahevdu. We, ve, kartafa tawan gebavicin, pırtuk, huendin. O kitap okudu. Daha sonra yine kitapları okudu ama burada artık pırtukan diyemem. Çünkü 2 tane büküm yan yana gelmiyor. Ben şuradaki ''ından'' zaten çoğul olduğunu anlıyorum. Birden fazla kitap okuduğunu anlıyorum. Zozan, helbestan, nahuyle. Kabinerin yek haruye, yek davan diye. Tam hevokeke daman hayanş dema fre. Emi binaka vargerinin dema bori xwendin dîsa wek vî. Xwendin gerguheze divê ev bitawe. Çawa bitawe? Ev meye, zozan meye. Em çi bêjin? Zozanê helbest nexwendin. Arkadaşlar aynı cümle. İşte bir kitap yerine şiir var sadece. Şimdi biz özneyi bükümlü hale getiriyorduk ya. Eğer tamam zamir ise bükümlü zamir kullanıyoruz. Peki isimse ne yapıyoruz? Büküm ekini getiriyoruz. Zozane oldu. Dedik ki 2 tane bükümlü yan yana gelmez. Zozane helbestan yanlış olur. Zozane helbest. Şimdi helbeste göre, şiire göre çekimleyeceğiz bunu. Eğer yalın olsaydı nehwend ama çoğul olduğu için burada çoğul olduğunu görüyoruz zaten. Nehwendin yaptık. Ez wan be'acbinim. Lisahibukeke deman haye. Ez wan be'acbinim. Ez ibineka bakım dema bori. Acibandın be'andine dikade. Be'andine bikade gergüheze. Gergühezbe. Kırdadıtava. Bireser harudumine. Ligori bireseri tekşandı. Ez dibe min. Wan dibe ev. Min ev acibandın. Disa ciberku pırcımara kartafa pırcımari hatiyet burada. Ew fravînê dixwin. Hevokeke deman haye, xwarin gerguheze, dîsazê ev çi ye? Ev pırjimare ne ciber ku dixwin. Onlar öğle yemeği yiyorlar. Burada artık bükümlü hale getireceğim. Yalın hale getireceğim. Yalına göre çekilmeyeceğim. Çoğul olduğunu görüyorum şuradaki ekinden. Çoğul kişi eki almış. O yüzden wan, fravîn, xwar. Burada tek bir öğlen yemeği olduğu için buraya çoğulluk getirmiyorum. Beli em hatin ya davi Mêvan fêkiyan dînin. Hevano bala xwe bidin ev hevokeke deman haye diînin ew dînin ango mêvan pırjimare ez ê dîsa tewang bikim lê tewanga pırjimariyê lê zêde bikin divê ev xerû bimîne di dema borî de çawa bibe mêvanan fêkî anîn. Mêvanan fêkî anîn. Arkadaşlar misafirler meyve getiriyorlar. Meyveleri getiriyorlar. Bunu geçmiş zaman yapacağım. Birincisi getirmek, neyi getirmek cevabı var. O yüzden geçişli bir fiil. Meyvanı bükümlü hale getirmem gerekiyor. Çoğul büküm eki neydi? Çoğul büküm eki meyvanan. Artık
işte demiştik ya şimdiki zamanda nesne bükümlü halde kullanılır ama geçmiş zamanda yalın halde olmalı. Yalın hale getirdik, büküm ekini attık. Fake'i. Bunu fake'ye göre, meyveye göre çekimliyoruz. Birden fazla meyve getirdikleri için çoğul ekini ekledim. Şuradaki çoğul eki meyvandan dolayı değil, fake'den dolayı arkadaşlar. Yani yalın olana göre, nesneye göre çekimledim. Evet arkadaşlar dersin sonuna geldik. Umarım siz de faydalanmışsınızdır bu dersten. Bundan bir sonraki hafta tavan büküm kavramını bir daha bir özetleyeceğiz. Hep birlikte tek tek öğreneceğiz. Zaten şimdiye kadar bütün dersleri topladığınızda aslında her şeyi öğrendik bükümle ilgili ama bir özet geçelim, daha iyi oturtalım istiyorum. Bir dahaki dersimizde görüşünceye kadar umarım anlamışsınızdır bu konuyu da. Dikkat edin kendinize. Bu hatire ve hevalin heca hatta vanaya be ve mukatebin ve başbilerin. Eli hevalin heca, umxeratın ferga kurdi. Em hatim vanaya dehem u kesin bu Twitter'da demedi şopinin zanın vanaya dehem vanaya davine bu hasta diyemin. Edi büve vanaya em mücadele resmani dikkatinin. Ama bu hasta diyemin. Em hasta sevmin berdavan bıkındıysa. Mücadele mea iroji kurmancıza tavange ya brasti me mücadele tavange me kadat me biber frehidit. Lemme perçe bi mücadele tekildar medit. Naha ez duxwazim sawane ki dawi de em hemû tewangê bidin hevdû û em tenê duwaneyekê de em hînî vê micarê bibin. Ji ber ku micarekî gelek giring e û gelek can de dertê pêşiyan me. Arkadaşlar 10. dersimize hoş geldiniz. Son dersimize geldik. İkinci kurun son dersindeyiz. Bununla birlikte gramer konularımız bitiyor. Başka derslerle yine karşınızda olacağız. Artık ikinci kur için gramer konuları yok ama bugünkü dersimizin konusu ise kurmancıda tavang yani Kürtçe'de büküm kavramı. Şimdi derslerde çok söyledik. Bükümlü hal, büküm eki, bükümlü zamir. Bunu bir dersi toparlayalım istedim. Bu konuyu geniş olarak gördük. Konularla ilişkili olarak gördük. İşte birinci kurda örneğin işte bir derste zamir halini gördük. Başka bir derste bazı eklerini gördük. Diğer bir derste başka eklerini gördük. Bu derste hepsini bir toparlayacağız. Çok fazla karşımıza çıkan bir konu ve böyle büküm deyince biraz aslında Türkçe karşılığı olmadığı için kafa da karıştırabiliyor. O yüzden genel olarak toparlayalım istedim. Şimdi ilk slaytımıza geçelim. Hevanu dvirde pençap minakene, emi ji ser van minakan vê dersê bidomînin. Yek bi yek emi bixwînin, pişta yek bi yek emi di slaytên dawî de emi vaneka dubare dikin. Em bixwînin navê wê arîne, navê arînê xweş e. Navê wê arîne, navê arînê xweş e. Hûn çi dibînin dvirde? Di heb tawankê yek cinavkên tawan dihe, yek çi qartafat tawangeye me çi gotibu ravekan de tawan têv karanên peyva dawî ditewe. Em ê qasektin berfireyê lêbinêrin. Lêbinêrin cêk de cinavkeye herkes bixwazim nav bikarbînim divê ez navê jî bitewînim. Ya duyemîn pirtûk li ser maseyê ye, pirtûk li ser wê ye. Herkes bixwazim cihê masê de ez cinavkek bikarbînim, ez ê dîsa cinavka tawan dî bikarbînim, ez ê bêjim li ser wê ye. Ya sêmîn ez şîvê dixwim, ançe ez bixwazim cihê şîv de cinavkekî bikarbînim, ez ê dîsa cinavka tawan dî bikarbînim, ez ê bêjim ez wê dixwim. Ya çaremîn min doh pirtûkek xwend, berîtanê doh pirtûkek xwend. Her du ji halê tawan dîne, diyekî de cinavke ye, diyekî de nav tewya ye. Me ev her çar mînaka me berê dît lê tenê me yek nedît ya pêncemîn. Ez çûm malê, ez çûm wê derê. Yek de mal tewya ye, ya din de jî me dîsa cihê malê de me cinavkek bikaraniye. Arkadaşlar burada 5 örnek görüyoruz. 5'inde de bükümün hem zamir halini hem de ek halini görüyoruz. Yani zamirse işte ve ama ben bunun yerine isim kullanacaksam yine onun bükümlü halini kullanmak zorundayım büküm ekleri sayesinde. İşte biz şimdiye kadar ne dedik? Tamlamalarda son kelime büküme uğrar dedik. Edatlardan sonra kelimemiz büküme uğrar dedik. Ya da şimdiki zamanda örneğin nesne büküme uğrar dedik. Şimdi ayrıntılı olarak tek tek bunları göreceğiz arkadaşlar. Bunlardan sadece 5.'sini şimdiye kadar görmedik. Bunların her 4'ünü de gördük. Devam edelim arkadaşlar. Tawang çava çedibe, yek tawang cinavken tawan di çedibe. Ez bawer dikim em tevê dî hînî vê yekê bûn. Cinavken tawan dê. Dev jimere nas têne wisa.
Cinavkin mein xero hene es, tu, ev, em, hun, ev. Ev neka ditewin dibin mesela ez dibe min, tu dibe te, ew dibe wê wî, heke wê be me, heke wî be nêr. Em ditewe dibe me, hun ditewe dibe we, ew ditewe dibe wan. Arkadaşlar biz şimdiye kadar zamirlerin iki türünü gördük. Bir yalın zamirler cinavken haru, ikincisi bükümlü zamirler cinavken davandi. Bütün yalın zamirlerin burada bükümlü halinde görüyorsunuz. Bir tek burada evin ikiye ayrıldığını görüyoruz. We, we. Bunu da söylemiştik. Kürtçe'de işte eril ve dişil olmasına göre iki tane kullanıyoruz. Eğer we ise bu dişil, eğer yani me, eğer we ise eril yani ner büküm zamiri oluyor arkadaşlar. Bir de iki tane ev var. Bunların bükümlü halde birbirinden farklı. Şu tekil, şu da çoğul. Ya duyemci, bıkartafin tavange çelbe. Bıkartafin tavange. Du cüreyin kartafin tavange hene. Yek binafkiri, yek ne binafkiri. Disa mebiberfrehi ev micar ditin hevalno. Emnici ser tavanga binafkiri biçin. Hekez beçin bave hevale. Vırda sfam dikim ku ev heval meye, ji ber ku tewanga me bu hevalno. Heke ew heval nerbe, wek elî be, hozan be zê çi bêjim, bavê hevalê. Heke pirjimar be, bavê hevalan. Bi her sê hevokan de jê, ez çi dikim, ez peyva dawî ditewînim û li gorî zayen de an jî yek jimariyê pirjimariyê ditewînim hevalno. Bi van qartafan. Heke ne qartaf buna wek cinav buna mine gota bavê wê, bavê wî, bavê wan. Lê ez çi dikim, ez dixwazim nav bikarbînim, lê divê ez van navan qartafên tewangê zêde bikim hevano. Pêşî ew kê bifikirin. Mesela hûn dibêjin bavê wê an jî bavê te an bavê wek ez, tu. Na, em dibêjin bavê te, bavê min, bavê wî ne wisa cihên ku em cinavka tawan de bikartînin, gavan nav bikarbînin divê em qartafên tewangê lê zêde bikin. Em werin yên ne binavkirî, heke heval ne diyar be ew heval kiye? Ez ê bêjim bavê hevalekê, heke heval me be. Heke nêr be, ez ê bêjim bavê hevalekî, heke pirjimar bin, ez ê bêjim bavê hevalnan. Arkadaşlar büküm eklerini ayrı derslerde gördük ve bir belirtili büküm ekleri, bir de belgesiz büküm ekleri olduğunu öğrenmiştik. Şimdi bunlar da neye göre ayrılıyordu? Dişillik, erillik, işte tekillik, çoğulluğa göre ayrılıyordu. Farkları neydi arkadaşlar? Dediğim gibi biri belirtili, biri belgesiz. Ba ve heval edersem arkadaşım babası ama o arkadaş dişil. Ba ve heval edersem yine arkadaşın babası ama arkadaş eril yani erkek. Ba ve hevalen dersem arkadaşların babası, o arkadaşlar çoğul oluyor artık. Eğer belgesizse yani herhangi bir anlamı varsa ya da bazı anlamı varsa o zaman ba ve hevale diyemem. Örneğin eğer dişil ise ba ve hevaleki. Artık bu ne oldu? Herhangi bir arkadaşın babası. Ba ve hevaleki herhangi bir arkadaşın babası ama o arkadaş erkek. Ba ve hevallan bazı arkadaşların babası. Yani şuralarda belgesizlik var. Arkadaşlar kafanızda şöyle tutabilirsiniz. Örneğin bunu eğer isim değil de zamir kullansaydım ba ve ez demezdim. Ba ve min derdim değil mi? Benim babam demek için. Ba ve min derdim. Ya da ba ve te senin baban. Ya da ba ve vi onun babası örneğin. Benim bükümlü zamir kullandığım tüm durumlarda eğer ben zamir yerine isim kullanacaksam yine bükümlü halini kullanmam gerekiyor. Peki o bükümlü hali nasıl sağlayacağım? Büküm ekleriyle sağlayacağım. Burada da görüyorsunuz zaten hem belirtili büküm eklerini hem belgesiz büküm eklerini. Böyle hevalno disa me eftişi hatta namen ne dedi bu? Gelek pırşı hatıncı servi u gelek derkeve peşameci vereme gotu bu. Kartafa ner a binafkiri ne terkaz bu yani vakregez zavnet hat bu kararın u ne mecburi bu. Le pişre ev regez guheri u gotin edi mecburiyeti ve em bejim ba ve hevali em nikarim bejim ba ve heval. Le dihin cihande ev tiş guhere ev kartaf peyve guherine u her du karanci dinav geldi zafeye her du jirastın. Kampı nerin çavaçet be. Ba ve hozani
dibe bavê hozên. Ve hatta na bawer dikim bîstiye em dibêjin bavê hozên. An ji qewmê ji agirî, qewmê ji êgir. Ev î ve ayê diguherîne dike ê. İ ayê diguherîne dike ê. Ava çemî. İ êyê diguherîne dike ê û dibe êdî ava çêm. Berfa çiyayî. Ev î ayê diguherîne dike çi? Berfa çiyê. Her du jê halên tewandîne. Behna nanî. İ dîsa ayê guheran bû behna nên. Dengê şivanî. İ dîsa ayê guheran bû dengê şivên. Bêrîkirina welatî. İ dîsa ayê guheran bû bêrîkirina welêt. Ji bajarî î ayê guheran bû ji bajêr. Deriyê xaniyî î ayê guheran bû deriyê xênî. Hûn çi dibînin gava a an jî e hebe di peyvê de. Carna ev qartefa nêr wê peyvê diguherîne û van tîvan dike ê hevalino. Her du bikaranîn jî rastin, her du bikaranîn jî di nav gel de zaf hene. Hatta ez dikarim bêjim ev neka zaftir hene. Ev halên guherî zaftir hene. Arkadaşlar şimdi daha önce i büküm ekinin mecburi olmadığını ama artık mecburi olduğunu söyledik. Hatta dedik ki bir sürü metinde görmeyebilirsiniz de bu hali. Ama eskiden mecbur değildi. Güncel metinlerde artık görürsünüz. Arkadaşlar sadece bu eril büküm ekine has bir kural var. Bu büküm eki bazen kelimenin kökünü değiştiriyor ve karşımıza yeni bir form çıkarıyor ve her iki form da doğru. Örneğin hozani, hozen oluyor. Aslında ikisi de bükümlü hal. Ya da agri, egir oluyor. Çemmi, cem oluyor. Çiyayi, çiye oluyor. Nani, nen oluyor. Her ikisi de aynı. Buradaki mantık şu. Gelen i eki eğer kelimede a ya da e varsa o kelimeyi değiştiriyor ve şu harfleri e'ye dönüştürüyor arkadaşlar. E'ye dönüştürüyor. Devam edelim. Behnan, nani. Bakın a var burada. i a'yı değiştiriyor ve onu e yapıyor. Behnan nen oldu. Ya da şivani. Şuradaki i a'yı değiştiriyor. E yapıyor. Denge şiven oldu. Berikirna velati. I a'yı değiştiriyor. E'ye dönüştürüyor. Berikirna velet oluyor. İ a'yı değiştiriyor. Bajari diyeceğimize bajer diyoruz. Yine i a'yı değiştiriyor. Hani diyeceğimize heni diyoruz. Bu formu daha çok görme ihtimaliniz de var. Çok sık karşımıza çıkan bir form. Şöyle, eğer kelimede a ya da e varsa ve eril büküm eki, arkadaşlar kelimenin kesinlikle eril olması gerekiyor. Sadece eril büküm ekine has bir durum bu. O kelimeyi değiştirebiliyor. Sanıyorum ki yani %90'ın zaten bu formun bunlar. Birkaç tane daha görürsünüz ama öyle çok da yok yani. Her iki formda doğrudur. Her iki formda karşımıza çıkabilir. Em ravekirin bu huyunun peyven ner en ku dixwe de a an jî e dihewînin heke qartefa iyê tewanga nêra binavkirî bigirin, ev tîp diguherin û dibin e. Qasektin tiştê ku me got yani. A û an jî e hebe, ê dev diguherin dibin e. A an jî e hebe, ê diguherin dibin e. Her du bikaranîn jî rastin. Nebêjin yek şaş yek rast. Her du jî bi heman şekli rastın. Arkadaşlar tekrar söylediğim gibi önemli olan şu eril büküm eki olması. Yani kelimenin eril olması. Eril kelime büküm eki aldığı zaman eğer a ya da e varsa bazen değişiyor ve şu forma dönüşüyor. Her iki kullanımda doğru, istediğinizde tercih edebilirsiniz. Eğer diyorsanız ki ezberleyemem ya da aklımda tutamam, şu formu çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Belê niha jem hatin di serîwanê de me çi got pênc heb hevok hene, em ê ji ser van pênc hevokan em ê wan ya xwe rave bikin. Hevoka yekem çi bû? Navê wê Arîn e, navê Arînê xweş e. Hevalê me çi gotibû? Di ravekan de raveker ditewe. Ango tirkevî ew e, isim tamlamalarında tamlayan büküme uğrar. Hevalê raveker kurmancı de pırani peyva daviye em vejbirnekin û berova jê Tirkiye. Arkadaşlar şimdi onun adı dediğimde aslında Türkçe'de ne demiştik? Söylerken adı onun gibi düşünüyoruz. Onun sona geliyor ve bu ın, in, nın, nun şu anlamları veren, tamlayan bizim Türkçe'de büküme uğruyor arkadaşlar.
şu gördüğünüz anlamları alan kelime Kürtçe'de büküme uğruyor. Rav ve ker dıtave. Örneğin nave ve onun adı. Nave ve onun adı. Burada un gördüğümüz yer büküme uğrar arkadaşlar. Eğer kişi dişilse bu örnekte olduğu gibi nave ve dişil bükümlü zamiri kullanıyoruz. Ya da eğer ben zamir yerine isim kullanmak istiyorsam Arin'in adı diyeceksem, bakın yine bir in görüyorum burada. Arin'in adı, o in anlamını vermek için onu büküme uğratmam gerekiyor. Ne yapıyorum? Dişil büküm eki kullanıyorum. Ne demiştik? Mantık ters. Onun adı, Türkçe'de adı onun yerine kullanılıyor. Adı onun yerine kullanıyor. Onun sona geliyor. Diğer örnekten devam edelim. Bir de eril büküm eki görelim. Deriye, haniye, hozani. Çubu hevano disa peyva davi ve bıtave. Türkyaviçiye disa evvatiha ıntedehiye. Hozan'ın evinin kapısı. O ev ya da kapı temelde kime aitse, burada hozan büküme uğrar arkadaşlar. Şuradaki ın kavramını görüyoruz. Hozan eril olduğu için, erkek olduğu için eril büküm ekini kullandık burada. Eğer ben burada zamir kullansaydım yine büküm zamiri kullanmam gerekiyordu. Deriye hani we diyecektim örneğin. Ama artık isim kullanmak istiyorum. We'yi kaldırıyorum. Yerine isim ve büküm halini kullanıyorum. Delaliya keçavan emçi dibinin peyva davi disa tavuyaye dıvırda ravekere tavuyaye uprışmare. Onların kızının güzelliği. Yine burada bir ın görüyoruz. O kız ya da güzellik kime ait? Onların kızının güzelliği. Tamlayan aslında hep onların. O yüzden ne yapıyoruz? Büküme uğratıyoruz. Yine ın anlamını görüyoruz. In anlamını alan kelime büküme uğramış ve burada çoğul büküm zamiri kullanılmış. Örneğin burada zamir değil de misafir olsaydı, meyvan olsaydı yine bükümlü halini kullanmamız gerekiyordu. Ne diyecektik o zaman? Meyvanan diyecektik. Az önce gördüğümüz büküm ekini kullanacaktık. Rengi kulilkan. Kulil tavuyaye, raveker tavuyaye, ucibel kasta pırjmariye dikim, tavanga pırjmariye standiye. Çiçeklerin rengi. Ne yaptık? Kürtçe'de tersi oluyordu pozisyon olarak. Yine in anlamını veren büküme uğruyordu. Burada çiçeklerin diyorum. O yüzden bükümlü hale getireceğim. Ve isim kullandığım için büküm ekiyle kelimeyi büküme uğratacağım arkadaşlar. Birincisi bu şekildeydi. İsim tamlamalarında tamlayan büküme uğrar. Dravekande, raveker, dıtave. Ya diyem çubu, pırtuk liser, maseye, herkes buxazım ki maseye de cinaf bıkarbinem, pırtuk liser, veye. Ravekna ve çevanıme çi gotu bu, navderin kupiş dağçe kanten, dıtavun. Peyvin kupiş dağçe kanten, dıtavun hevarlo. Ve ez ji batmanê me, ew batman jî tawan genewsa, pişta çek ve dıtave. Edatlardan sonra gelen isimler büküme uğrar arkadaşlar. Bizim çokça söylediğimiz bir kural bu. Bazı anlamlar veriyor. Örneğin masanın üstünde burada. Yine o aslında o ın, in, onun anlamını yine veriyoruz. Ama bunun yanı sıra birliktelik, bulunma, ayrılma, yönelme gibi anlamları verir arkadaşlar. Edatların tipik özelliği bu. Edatlardan sonra kelimemiz büküme uğrar. Ya büküm ekini kullanacağız ya da bükümlü zamir kullanacağız. Örneğin liser maseye, masanın üstünde. Burada liser üstünde edatından sonra gelmiş ve masa kelimesi dişil olduğu için mor rengi görüyoruz. Yine dişil büküm eki var. Eğer ben burada zamir kullanmak isteseydim yine bükümlü zamir kullanacaktım. Liser veye diyecektim. Ya da bıtere. Bıtere, seninle ne demiştik? Bıre kişiler için birliktelik anlamını veriyordu. Edatlardan sonra büküme uğradığı için kelimemiz bükümlü zamir kullandık. Bükümlü zamir kullandık. Eğer ben burada yine Ayşe'yle demek isteseydim, Ayşe'ye re demem gerekiyordu. Orada yine büküm ekini eklemem gerekiyordu. Ligel zozane disa pışta çeken dibinin ku tavuyaye. Herkes bu fazla cevide disa cinaf bıkarbiri meze bejim. Ligel ve zozanın yanında yine burada bir ın görüyoruz şuradaki gibi. Ne dedik? Bu anlamları veren kelime büküme uğrar. Zozan dişil olduğu için dişil büküm eki kullanılmış arkadaşlar. Dnavbera wande buradan pırjmariye dibinin ez çıdıkım cinaket tavan dibi karbinim. Hekenav bem karbu ez beşim dnavbera hevalande kartapa pırjmariye karmi dibi karbinim. Yine onların arasında burada yine ın halini görüyoruz. Yine ın olan kelime büküme uğruyor arkadaşlar.
edatı da görüyoruz burada. Dnavbera vande. Onların arasında. Edattan sonra büküme uğramış. Eğer isim kullansaydık arkadaşların arasında deseydik yine o un halini görecektik. O zaman arkadaşlar büküme uğrayacak. Hevalan olacak. Şuradaki an gibi. Hani diyorduk ya oradaki an sona gidiyor kelimenin. Ez ji batmanê me em dizanim pişta çek. Ditawe ez ji batman me şaşe. Ez ji Ahmet me şaşe. Ez ji batmanê me. Dîsa ji ber ku me got bû bajar me ne bi qartafata wanga me tawiyaye. Bunun arkadaşlar dedik ki aslında motomot çevirisi üstünde durmuştuk bunun. Ben Batman'danım. Tıpkı İngilizce'deki gibi I am from var ya oradaki dan'dan anlamı bizdeki J ile sağlanıyor. Ama anlam olarak çevirince ben Batmanlıyım. Burada o Batman'dan anlamını veren o from'un yerine biz J kullanıyorduk. Dan'dan anlamını veren ve ondan sonra da büküme uğruyordu. Ne demiştik? Bütün şehirler dişil kabul ediliyor. O yüzden dişil bükmekini görüyoruz. Bunun yerine şey edebilirdik. Ez jüve derime örneğin. Zamir de kullanabilirdik. Ya seyem ez şive duhum. Anca şive de buhazım ku cinab ki bikar benim. Ez beşim ez ve duhum. Çimaz burada tavinim hevalno. Me çıgotu bu. Zidem uraveyn. Ko kademan hatib karaninin de. Vakt deman ha demabe nezik ravaya fermani ravaya hostik o her vakitin bir eser dıtave. Arkadaşlar ne dedik? Şimdiki zaman kökünün kullanıldığı zaman ve kiplerde nesne büküme uğrar. Sanırım ikinci kurun ilk konusu da buydu zaten. Zamanlarda nesne durumuydu. Ne yapıyorduk? İşte gelecek zamanda nesneyi büküme uğratıyorduk. Şimdiki zamanda nesneyi büküme uğratıyorduk. Peki ne zaman nesne büküme uğrar arkadaşlar? Şimdiki zaman kökünün kullanıldığı tüm zaman ve kiplerde. Bu emir kipi de olabilir. Bu istek kipi de olabilir. Her şey olabilir. Bizim için ipucu şimdiki zaman kökünün kullanılması. Zaten geçmiş zaman kökünde bundan önceki derslerimizde görmüştük. Emli minakin hobilerin es şive duhum. Aslında bu ne? Ben onu yiyorum arkadaşlar. Ben yemeği yiyorum. Orada o nesneyi büküme uğratıyoruz. Şimdiki zamanda nesne büküme uğramış. Ezi haniye ki bıkrım. Ben bir ev alacağım. Herhangi bir ev alacağım. Hani eril olduğu için eril ve belgesiz bükmeki kullanılmış arkadaşlar. Haniye ki bıkrım. Herhangi bir evi alacağım. Zelal pürtükan duhuyne. Bu gelecek zaman cümlesi. Şimdi bir daha şimdiki zaman cümlesine döndük. Zelal pürtükan duhuyne. Zelal kitapları okuyor. Burada pürtükan bükümlü hali. Eğer ben zamir kullansaydım zelal van duhuyne. Onları okuyor diyecektim. Yakın gelecek zaman cümlesi. Ez dikim ve bibinim. Ben onu görmek üzereyim. Burada onu nesne olduğu için nesne büküme uğramış arkadaşlar. Zaten dişil bükümlü zamiri görüyoruz burada. Bir de emir cümlesi var. Xwarine bixwe. Ya brasi vekra ve hevoki çiye tu xwarine bixwe. Lê me gotu bu çi em dikarin bêjin xwarine bixwe. Em wisa jî fermanê bidin. û çi bu me got wek ev mesela yani ravên fermanî de ji ber ku koka de min hatê bikaranîn bir eser tawiyaye. Yemeği ye dediğimde arkadaşlar aslında bu sen yemeği yedir. Hani emri biz karşımızdakine veriyoruz ya. Orada sen özne, yemeği nesne ve ne oluyor? Şimdiki zaman kökünü kullanıldığı her yerde nesne büküme uğruyor arkadaşlar. Bir de geçmiş zaman dersimizde görmüştük. Her zaman yalın olana göre çekimliyoruz. Bunu hiç unutmuyoruz. Bu çok önemli arkadaşlar. Örneğin burada ez, zelal, ez hep bunlara göre çekimlendi. Bir tek emir kipinde durum farklı. Onda zaten emir kipini anlattığımız Rabia Fermani dediğimiz derse dönerseniz görürsünüz farkı. Şimdi dördüncüsüne geçelim. Min do pırtuke xwend ancak ez cihe min de buxwazinavekî bikarbînim berîtanê do pırtuke xwend. Und her du hevokandêjî halê tewandî dibînin çima hevalno kesin ku waneya dema borî temaşa kiribe baş dizanê divî micarê demên borî de hekelê ker gergü hezbe tirde dıtave. Geçmiş zamanlarda eğer fiil geçişliyse özne büküme uğrar. Bunu geçmiş zaman derslerinde çok öğrendik. Çok üstünde durduk arkadaşlar. Örneğin min pürtükek huant ben bir kitap okudum. Aslında bu ben nedir? Ezdir değil mi? Ama geçişli olduğu için okumak fiili büküme uğrar. Ben kitap okudum. Ve ne demiştik? Asla bükümlü olana göre çekimlenmez. Asla bunlara göre çekimlenmiyor. Hep burada da nesneye göre çekimleniyor arkadaşlar.
Bakayım başka söyleyecek bir şey. Hem bir de arkadaşlar eğer dersi izlemediyseniz diye söylüyorum. Umarım o dersleri izleyip sırasıyla buraya gelmişsinizdir. Ne oluyordu? Geçişli fiil neydi? Nesne alabilen fiildi ve bunlarla ilgili bir sürü ipucu verdik. Dedik ki neyi kimi sorularına cevap veriyorsa geçişlidir. İşte vücudumuzun bir parçasıyla yapıyorsak örneğin kendin ya ağızla olur ya gözle olur geçişlidir. Ondan sonra kırın varsa fiilin içinde geçişlidir. Hep bunların ipucusunu da vermiştik zaten. Ve name şant. O mektup yolladı. Burada şandın geçişli bir fiil. Hatta demiştik ya andınla bitiyorsa geçişlidir. O yüzden öznemiz bükme uğradı. Zilane name şant. Arkadaşlar burada zamir vardı. Eğer ben zamir yerine isim kullanmak istiyorsam, örneğin zilan demek istiyorsam o zaman dişil bükmekini eklemek zorundayım ona. Büküme uğratmak zorundayım. Böyle durumlarda dediğim gibi hep ipucu olarak kafanıza oluşturun. Yani ez name şant mı diyoruz yoksa min name şant mı diyoruz? Min dediğimize göre orada büküm vardır. O zaman bükümlü hali kurallarına göre uygulamamız gerekiyor. Wî du qedeh çay ve xwarin. Ve xwarin dîsa lêkereke gerguheze û ev hevoka dema boriye ji ber vê yekê em çi dikin? Em ditewînin halê wî bikarbînin. Herkes bixwazim cêyê wî de dîsa nav bikarbînim. Ez ê bêjim wek Ehmedî du qedeh çay ve xwarin. Bala xwe bidin li gorî du qedeh çayê hatiye kişandin lêkera me. Hevaleke gazi tekir. Gazi kirin lekereke gerguheze ji ber ku tê de kirin heye an jî gazî kê kir gazî tekir bersif heye ji ber vê jî divê kirde bitewe divir de tewanga me an ne binavkirî ve tewyaye. Ev hevalekî ku ne diyare û jine ji ekê em fehm dikin. Hevaleke gazetekir bir arkadaş seni çağırdı ama herhangi bir arkadaşlar. Burada belgesizlik var. O yüzden belgesiz olan büküm ekini kullandık ve arkadaş kadın olduğu için kadın olan dişil büküm ekini kullandık. Gazi kırın işte seni çağırdı, sana seslendi. Kırın olduğu için kırın olduğu her fiil geçişlidir demiştik. Arkadaşlar şimdi beşincisine geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Türkçe'de hani bu işte örneğin bana, benden, beni, benim bu hallerin hepsini biz büküm ile sağlıyoruz. Bu gördüğümüz ekler ya da zamirlerle sağlıyoruz. Yani ben dediğim dışındaki bütün durumlar ya da masa dediğim durumdaki bütün durumlar, örneğin masaya, masayı, masada, masadan hepsinde büküm eklerini kullanıyoruz. Bu anlamların hepsini büküm ekleriyle veriyoruz. Tek bir durum hariç arkadaşlar, o da geçmiş zaman. Çünkü örneğin min huant dediğimde ben yedim oluyor. Direkt artık beni, bana, benden gibi bir şey yok. Direkt ben oluyor. Ama bunu da çok ayrıntılı zaten gördük arkadaşlar geçmiş zaman dersinde. 7 ve 8. derslerimiz bunun üstüneydi. Onlara bakabilirsiniz. Bu güzel bir ipucudur. Dediğim gibi ben dediğim tüm durum dışında ya da masa dediğim ya da kalem dediğim yalın halin dışında hani burada Türkçe'de işte yönelme haleki var, bulunma haleki var. Bunların hepsini biz Kürtçe'de büküm ile sağlıyoruz arkadaşlar. Enver'in yap Benjamin. Vak min seri ders vane de şigot me ev tiş nedit hattenha es çum male es çum vedere. Arkadaşlar şimdi biz geçmiş zamanı görünce işte geçişsiz ise ne oluyordu? Zaten nesne yoktu. Özne de yalın kalıyordu. Özne göre çekilmiyordu. Es çum gibi. Ama burada es çum mali bir tane büküm hali görüyoruz. Peki neden burada büküm var? Arkadaşlar bu Kürtçe özgü bir kural. Dehemu demande hokerin cih dıtavın. Burada ev dediğim şey hokerin cih yani böyle yer zarfı gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde adlandırılıyor ve büküme uğruyor arkadaşlar. Geçişli ya da geçişsiz olması fark etmeksizin hokerin cih dediğimiz bu yer zarfı büküme uğruyor arkadaşlar. Ve bütün zamanlarda yani geçmiş zaman, gelecek zaman, geçişli alakasız her durumda büküme uğruyor. Bir de arkadaşlar bunu daha önce söyledim mi bilmiyorum. Aslında Kürtçe ile ilgili güzel bir özellik. Şimdi bazı fiiller vardır ki bu fiillerde biz pozisyon değiştiriyoruz. Örneğin gitmek, çun, örneğin gelmek, hatin, örneğin ketin, düşmek, frin, uçmak. Böyle pozisyon değiştirdiğimiz fiillerde arkadaşlar bu yer zarfı hep cümlenin sonuna gidiyor. Aslında Kürtçe'de normalde cümle yapısı nasıl oluyor? İşte özne oluyor, nesne oluyor, yüklem oluyor. Sadece böyle pozisyon değiştirdiğimiz fiillerde
Fiil nesneden önce geliyor arkadaşlar. O artık nesne mi diyorsunuz, yer zarfı neyse o hep en sona gidiyor arkadaşlar. Bu da Kürtçe ile ilgili bir özellik. Örneğin ez şive dokun dersem orada özne nesne yüklem ama ez çummal dersem burada fiil ortaya geliyor. Sebebi de bu yani hareket bildiriyorsa o diğerini sona itiyor arkadaşlar. Ne dedik? Fiilin geçişli geçişsiz olması fark etmeksizin tüm zamanlarda yer zarfı büküme uğrar. Şimdi bu güzel bir örnek, bu çün gitmek örneği. Ez çimale, ben eve gidiyorum, büküme uğradı. Bakın bu nesne değil artık. Türkçe'de dolaylı tümleç diye geçiyor, Kürtçe'de yer zarfı diye. Eve gidiyorum. Ez biçimale eve gideceğim. Ez dikin biçimale eve gitmek üzereyim. Biçemale eve git. Ez çummale eve gittim. Hepsinde de o eve anlamını vermek için, örneğin burada geçmiş zaman cümlesi ama fark etmeksizin geçişli olması, o mal kelimesi büküme uğruyor. Evhat İstanbul'u, o İstanbul'a geldi. Yine büküme uğradı. Zaruk bazdan dibistane, çocuklar okula koştular. Yine o okula dediğim şey büküme uğradı. Seynik ketin erdi, tabaklar yere düştüler. Yine bakın yere dediğim şey büküme uğradı arkadaşlar. Beli, em nihal hatin hindariye ki divande emme bişardaya rast emme hil bişerin nave çiye. Nave mamoste çiye, nave mamoste çiye, anji nave mamosteyin çiye. Bersiva rast ki jane hevalno, diverde rave ke, mego rave kerdi tawe, ango bersif halet tavan diki jaye, nave mamosteyi. Burada ne isim tamlaması var? Büküme uğruyordu sondaki kelimemiz. Öğretmeninin onun anlamını veren. O yüzden büküm eki olan bir tek bu var arkadaşlar. Buradan da o mamostenin erkek olduğunu anlıyorum zaten. Ya duyem lavık jı cihekiye meçi gotu bu tış da çekti ve dve halet tavan dibe dvırde batman çok arıyor. Şu ne eve? Hevalno i tawanga nere leme gotu bajar meneç bervi i jinabe cisem sure. Arkadaşlar aslında i de büküm eki. Şimdi büküme uğraması gerekiyor edattan sonra olduğu için. Ama biz ne dedik? Bütün şeyler dişil kabul ediliyor. O yüzden j amedi dememem gerekiyor. J amedi demem gerekiyor. Bazı yerlerde şöyle bir konum var. Mesela j amedi değil de amediye gibi. Böyle konularda duyarsınız ama j'yi gördük mü unutmuyoruz. Büküm eki, dişil büküm eki geliyor şeylere. Kondekar dıçın an dibistan, dibistaneke, dibistane. Dve meçi gotu bahevalno ev hokeri cih ditaviya ev jih bitawe kijan tawan get vırde kondekar dıçın dibistane. Ev ve qatandeke netawange ev jişfa hale xaruye. Qala tekir qal kirin lêkereke gerguheze ev hevok hevoka demaboriye hevokin demaborî de kirde ditawe ez ê halê tewangê bikarbînim ev her du jî xerûne nabin ango cevap B ye bersiva me B ye. Wan qala tekir. Kaç min re çayeke tiştek dagre. Ha medvê wanê de nekot me berê gotibû. Çayeke qaçaxê, an çayeke qaçaxê, an çayeke qaçax. Pêşî hûn bifikirin. Bawer dikim hûn jî dizanin. Bersif çi ye varno? Bersif çayeke qaçax e. Ji ber ku ji bîr nekin nav dêr ditewin. Heval nav ango renkler natewin. Arkadaşlar kaçak çay burada kaçak sıfat görevinde ve unutmayalım isim soyluk sözcükler büküme uğrar. Sıfatlar büküme uğramazlar. Mesela işte Pelavin sor derim örneğin kırmızı ayakkabılar. Orada sor büküme uğramıyor sıfat olduğu için. Emwarin yaşaşemin meyvan nahun dvırda çiye hevokeke deman haye deman hade bresser ditewe ez halet tawangi bikarbînim fravîn xeruye fravînên ev veqetandeke ne tawange fravînê tawange bersiv aye. Hevokeke dema bê heye ez ê bibînim ez ê hevala bibînim hevalekê bibînim an heval bibînim kîjan rast e hevalno me çi got divê bresser bitewe di dema bê de newsa şu ev xeruye ev qet nabe hevalno hevala ev an netawange divê ez bitewînim ev av veqetandeke wek diya min ev netawange
Nexo be ezi hevaleki bibinim. Arkadaşlar ben bir arkadaşı göreceğim. Burada belgesiz büküm ekini görüyoruz. Ne dedik? Nesnenin büküme uğraması gerektiğini öğrendik gelecek zamanda. Burada bir gelecek zaman cümlesi, nesneyi büküme uğratacağız. Burada hevala, ezi hevala bibinim. Bu yanlış, hevalan derseniz yani sonunda ne varsa doğru. Hevalan arkadaşları göreceğim oluyor. Ama burada hevala diyor. A sadece büküm eki değil, vekatandek dediğimiz diğer tamlama eki. Örneğin hevala baş, iyi bir arkadaş. Ama orası artık büküm değil arkadaşlar. Ez ne ditim? Disam emitçi bükün kırdeye bıtavinin. Ditinle kereke gel göze. Ef hevok hevoka dema borye. Dıvırda cinaf tüne nafeye mi nave tavan dibi karbinin. Arin heye. Arin nave meye yani musa kabul kır. Bakku merceben le bersev de min vek me kabul kır. U dive ev nave me bıtave. Ango bıbe. Arine. Ne demiştik arkadaşlar? Geçmiş zamanda fiilimiz geçişli ise özne büküme uğrar. Öznemiz burada arin. Ben arini kadın kabul edip cevap verdim. O yüzden dışıl büküm ekini kullandım. Arine. Beli hevalen heja em hatin davya vanaya xwe hevi dikim ev vanec bo ve sude var bu ve Hindistan femkirin. Hatta wanê gidin xwe baş binêrin wek min got ev wanê dawiye lê me hin waneyên din jê me çêkin bi hev re me hin micaran bibînin. Hatta wanê gidin li xwe miqate bin hevarno. Arkadaşlar ikinci kurun sonuna geldik ve dersimizin de sonuna geldik. Başka dersi görüşünceye kadar dikkat edin kendinize. Başka dersin eğer duyurusunu yapacaksak bunu Twitter'dan yapıyoruz zaten. Oradan takip edebilirsiniz ya da buradan da görebilirsiniz eğer takip ediyorsanız. Ama gramer konularımız bitti. Şimdi daha önce bir öneri gelmişti derslerden, yorumlardan birinde şey diyordu işte bütün zamanlarla ilgili bir ders olsa. Yani böyle bir gramer kuralına göre değil de sadece örneğin bir fiilin tüm zamanlarda kullanımı. Belki böyle bir ders yaparız. Eğer sizin de başka önerileriniz varsa yazabilirsiniz. Mutlaka onları değerlendiririz. Hepsini okuyoruz zaten. Diğer dersi görüşünceye kadar kendinize dikkat edin arkadaşlar. Çalışmayı ve Kürtçe öğrenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. But yes, finally we تعرف مخرج يا كذا خكي سويت رجع سيني بيش قمة بدر خوش نقول يا بس إيش بيش تبشتكي بود عليك yes, thank you for watching. It was the كان بس شو بكم يا دقيقة إز بدر تصابيش ما مس شو بكم I mean it's a good wish لا شنو جاردن بدر جاردن Mrovenj pardon arkadaşlar okuyamadım. Mrovenj sems ezbedir disam okuyayım. Kendimin harcı berkum bote bedere semtürkürü bu. Tamam bederim. Acaba bu gönlüm benim şibatma disam. Tamam. O flüt çalmayı biliyor. Şimdi ki evvela dengemi çal. Ay. Şimdi sabıcım hadi. Ezbere sabıcım. Bu var. Hevdi çoğuzum farklı diyeceğim go taktırım hiç nekim ama. Nave hoş kekem. Hoş ya. Slav. Navemin alane. Ez biz Metekemin benim bir halam var diyor. Şelan bezledim bebek. Endame kemeyi dinjeheye. Ben seninle çok eğleniyorum. Kalıp bu. Tamam ez işlerden hindariye desbip lanet öyle. Endameki meyedin şeheye.
Endameke meyi hazredim bebim. Endameke meya dinşeheye. Endameke meya dinşeheye. Onunla çok mutluyuz. Hani siz biz farklı söylüyoruz diyebilirsiniz ya da burada böyle söylüyoruz. Eyvallah. Bakın şiir çalış. Ay ezberi sattım ya. Aslında bu ne? Kırın fiili değil mi? Kırın kaçene bu disa. Bastian. Emme verin. Biz geleceğiz. Efendim bu bölüm ve ben hiçbir Abi hiçbir kere. Efendim yüksek birinci mücbir ya. Sen önce bir kendiniz bulmaya çalışın. Sonra benimkinden kontrol edersiniz. Efendim böyle saçıyı. گلی هوالین هجا برنامه me davim bu emji cejna ve carek edin piroz dikin bixatri ve. Kaya akapna kırtene bu ya. Kamam ses carek edin bikrin. Gelli hevalin heja luha başnirin luha mukatebin behaviya hevdetini. Eyvallah anaya girdi. Allah Allah. Ezeneja, Umkherat'ın Fergal Kurdi. Arkadaşlar Kürtçe derslerimize hoş geldiniz. Bundan sonra haftanın 3 günü, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri hep birlikte en temelden başlayıp en ileriki seviyelere kadar Kürtçe öğreneceğiz. Öncelikle ben kimim? Benim ismim Gülistan. Halihazırda Enstitüya Kurdi İstanbul'da yani İstanbul Kürt Enstitüsü'nde Kürtçe dersleri veriyorum. Şimdi gelin biraz konuştuğumuz dili tanıyalım. Kürtçe, Hint-Avrupa dil ailesine ait bir dil. Hint-Avrupa dil ailesinin İrani Diller Kolunda yer alıyor. Avrupa dilleri ve Farsça gibi diller Kürtçenin akrabaları arasında sayılıyor. Peki Kürtçenin kurmancı lehçesini öğreneceğiz dedik. Diğer lehçeler neler? Arkadaşlar Kürtçe 7 tane lehçeye sahip. Kurmancı, Kırmançki, Lekki, Lori, Sorani, Kelhuri ve Hevrami Kürtçenin diğer lehçeleri arasında yer alıyor. Bu dersler Kürtçesini geliştirmek isteyen Kürtler ve en baştan Kürtçe öğrenmek isteyen Kürt dostları için hazırlandı. Umarım siz de en güzel şekilde faydalanır, öğrendiğiniz bilgileri kendi yaşamınızda da kullanırsınız. Yeryüzündeki en temel haklardan biri ana dilini konuşma hakkı arkadaşlar. Gelin hep birlikte Kürtçeyi konuşalım. Evlerimizde, eşimizle, dostumuzla, çocuklarımızla Kürtçe konuşalım. Kendinize iyi bakın. Güminin hayır hoş yeri. Gelli hevalin heja Umkherat ve Fergal Kurdi. İro em dest ve asteke nu dikin. Em dest ve asla duyem dikin. Ev vaneci vaneye yekem a asla duyeme. Emi dve vaneyde dema nıha u dema bede analize bire binirin. Bu her vuha emi hini mücareken nu bibin. Tavanga ne bin afkiri. Juha asla yekem deme dema nıha u dema be berfrehi mediti bun. Nıha emi lisar bire bisekni. Yani object, nesneyi bisekni. Arkadaşlar ikinci kurumluk dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde ilk kurda ayrıntılı işlediğimiz şimdiki zaman ve gelecek zamanı bir tekrar edeceğiz. Ve biz bu zamanları görünce daha çok fiil çekimine ve özneye bakmıştık. Şimdi bu dersimizde ise nesnenin durumuna bakacağız. Şöyle açıklayabiliriz. Ben elma yiyorum ya da ben elmayı yiyeceğim diyoruz Türkçe'de. Ama bunu Kürtçe yazarsak ya da Kürtçe söylersek ben elmayı yiyorum ya da ben elmayı yiyeceğim demek zorundayız. Bu elmayı kavramını göreceğiz yani. Zaten artık yavaş yavaş mantığının oturması gerekiyor değil mi? Elma dediğimiz yani yalın olan her durum dışında elmayı, elmada, elmadan derken hep bükümlü halini kullanıyoruz. Peki ben herhangi bir elmayı yiyorum ya da ben bazı elmaları yiyorum. Yani o belirsizliği nasıl vereceğiz? O belirsizliği de
Davanga ne binafkiri konusuyla vereceğiz. Davanga ne binafkiri. Şimdi ilk dersimize geçelim. Yalnız dersimize geçmeden önce şöyle bir bilgi de verelim. Artık ikinci kur olduğu için Türkçe ağırlıklı olacak. Özet olarak ya da önemli yerleri yine Türkçe açıklayacağız. Nihal em derbasi dubaraya deman habibin. Hevano vek me got şuha me berfrehi me dit deman ha. Leker çava çed bu em peşi serminak ekip için. Ez dıçım. Burada dı yekeye kartafa deman ha. Çe heye koka deman ha. Ujbo eze heye kartafa kesane. Ef her sittin bahevdu. Edi lekere pektiğinin dı deman hade. Anji ez naçım edi dibeneyin yavi. Mesê cüreyên lêkeran dîtibûn, xerû, pêkhatî û hevedûdanî em ê niha yek bi yek mînakê wan binêrin. Lêkereke xerû xwarin, em zav bikartînin, koka wî tenê xwe ye, em çawa dibêjin di dema niha de, ez dixwim, anjî ez naxwim. Sê cüreyên lêkerên pêkhatî hene, yek bi înê dixedin, yek bi andinê dixedin û her wiha lêkerên ku bi pêşgirê çêdibin. Hevano ye iğne dikadın zaf hesan. Em tene iğne daveçin o kok demine destemede. Vak minak kelin lekerameye. Gavam iğne baveçin destemede tene kel demine kokavi. Gavaz beçim av dikele edi ezvataya av naha dikele dedim. Anca av nakele neyin yavi. Vak gerin, vak fırın, vak bazin. Efter minake ve cüreyne. Lekerin kubu andine dikadın disa hesani reava emçe dikin andine daveçin cehvide intinin. Edi kokak kelandine dibek kelin ev dikeline bu hevokeke demanha. En hevdu nakın kelin kokak kelandineye kel kokak kelineye. Lekerin kubu peşkire çedibin henek digoherin hevano me alsa ekem demek gelek car me binevi xeskir. Megot kurmancı de her tim ya gring lekera meya bingehine. Jiberveye ki em kartafen kesane kartafen deme anji kartafen neyniye her tim tinin peşya anji paşya koka lekera meya bingehin. Vek minak. Vekirin jikirine buya vekirin. Aslında kirin lekerek edine edi ve hati peşyavi buya vekirin. Esçe dikim koka kirine tenekeye jiberveye ez diye yani kartafa damanha ez tıkım vedere ni ve ukeye yani peçkir ukeye. Çoğat çebe tu vediki ez vedikim em vedikin her tindike ve navbere. Her uha kartafa neynici tu venaki ez venakim disa dike ve navbere. Lekerin heve dudani çavabun yek leker hebu yek ji cinaf da çekan pe veke nu hebu. Dahatın ba hevdu pe lekereke nu çetkir mecvar rıcıdıkut lekerin heve dudani. Vek minak amade kirin bala xobidin disaç kirin ebuye. Ço gava meev müjadit megot kirin anjibun çvan gelek leker çedibin. Yekşi eve amade kirin edi lekereke nuye ez disa kirine dikşinem. Koka kirine çiye tenekeye gavaz beşim em amade dikin. Anji ez amade dikin, tu amade dedik. Anji ez amade nakim. Hevalno me ev se cüreyin lekeram. Med asta yekemde cuda dersen cuda de me dit unjit karın elvan biber frehi binerin o kemasin ve hebe un karın çareser bakın. Arkadaşlar şimdiki zamanın kısa bir özetini geçelim. Şimdiki zamanda zaten 3 ders ayırıp çok ayrıntılı bir şekilde görmüştük birinci kurda. Eğer eksiğiniz varsa önce o dersleri izlemeniz daha faydalı olacaktır. Fiilimiz nasıl çekimleniyordu? Leker yani fiilimiz. Dı vardı şimdiki zaman eki. Kolka demanha vardı. Kolka demanha'yı da şöyle söylemiştik. Türkçe'de 2 tür kök var. Bir şimdiki zaman kökü. Tıpkı burada olduğu gibi. Bir de geçmiş zaman kökü. Geçmiş zaman kökünü tüm geçmiş zamanlarda kullanıyoruz. Şimdiki zaman kökünü şimdiki zamanda, gelecek zamanda ya da birçok tipte kullanıyorduk. Ondan sonra da kişi eklerini getiriyoruz arkadaşlar fiilin sonuna. Burada 3 tür fiil görüyoruz. Bunların her üçünde birinci kurda ayrı ayrı çok geniş bir şekilde işlemiştik. Haru yani sade fiil örnek olarak harinin yemek fiilini verebiliriz. Bunun şimdiki zaman kökü sadece hue. Bakın
Önce zamirimizi kullanıyoruz. Ben için es. Şimdiki zamanda da geniş zaman aynı şekilde oluşuyordu. D getiriyorum. Kökü getiriyorum. Ve ez için olan kişi ekine ez dihum ben yiyorum oldu. Türemiş fiillerde işimiz biraz daha kolaydı. PKT yani türemiş fiillerde. Çünkü bunlarda kök bulmak daha kolaydı. Örneğin kelin yani. Bu ne? İnle biten bir fiil grubuna giriyor değil mi? Ne demiştik? İnle biten bütün fiillerde sondaki ini atarak kökü elde ederiz. Her ne kadar sade fiillerde kökler düzensizse de bunlarda ini atarak direkt kökü elde edebiliriz. Buna örnek olarak frin uçmak verebiliriz ya da yarın gezmek verebiliriz. Bazin koşmak verebiliriz. Kelinden in atınca elimizde kel kaldı kökü, kaynamak fiilinin kökü. Av dikele dediğimde artık su kaynıyor demiş oldum. Eğer bir fiil andın ile biterse andını ine çevirerek yeni fiil kökünü oluşturabiliyoruz. Kelandığında kaynatmakta andını atıyoruz. Yerine in getiriyoruz. Kelin artık kelandın fiilinin, kaynatmak fiilinin kökü oldu. Evdi kelin ne dersem o kaynatıyor olmuş oluyor. Bir de arkadaşlar şöyle bir bilgi verelim. Ne demiştik? Eğer bir fiil inle bitiyorsa işte kaynamak, kızarmak, gezmek, uçmak, koşmak gibi kendi kendine olma anlamı var biraz. Eğer andınla bitiyorsa biz o fiili geçişli yapıyoruz. Kaynatmak, kızartmak, gezdirmek, hep fiilin sonuna andın ekleyerek bu şekilde dönüştürebiliyorduk. Dediğim gibi bunları çok ayrıntılı görmüştük zaten. Örnek alarak oluşmuş türemiş fiillerde ise durum biraz daha değişiyordu. Çünkü ne demiştik? Kürtçe'de her zaman önemli olan asıl fiildir. O yüzden biz çekimlerken fiilleri asıl fiil kökünün önüne getiriyoruz eklerimizi. Ve kırından oluşmuş, yapmak fiilinden oluşmuş yeni bir fiil, açmak fiili oldu. Ben dedim ki her zaman asıl fiil önemli. Kırın fiilinin kökü, yapmak fiilinin kökü sadece ke. O yüzden ben zaman ekini ya da olumsuzluk ekini ya da kişi ekini hep k'nin önüne ya da arkasına getiriyorum. Benim için her zaman önemli olan asıl fiilim. Burada ve sadece bir örnek. Belli başlı örnekleri de görmüştük. Mesela ve kırın var. Ra vardı, ra kırın gibi. Hıl vardı, hıl kışın gibi. Bunları zaten artık aşina oluyoruz. Birkaç tane var, çok fazla yok. Yine dediğim gibi PKT konulu derste, birinci kurda bunların hepsini ayrıntılı görmüştük. O zaman ben tu ve the ki dersem sen açıyorsun demiş oluyorum. The'yi nereye getiriyorum? Asıl fiilimin önüne getirmiş oluyorum. Evet, dudani birleşik fiil. Bu da nasıl oluşuyordu? Bir fiil, onun yanında ya bir kelime olur ya bir edat olur ya da bir zamir ya da birkaçı birden olmuş oluyor. Ve bunların hepsi bir araya gelip yeni bir fiil oluşturuyor. Burada da kırından oluşmuş bir fiil var. Kırın yapmaktı. Amade kırın hazırlamak oluyor artık. Yine kırını çekin diyorum. Asıl fiil kırın olduğu için. Şuradaki mantık gibi. Em amade kın dersem biz hazırlıyoruz olmuş oluyor. Hepsinin olumsuzunda ne yapıyoruz? D'yi kaldırıp yerine na'yı getiriyoruz. Ezduhum, nahum, avdikele, avnakele, evdikeline, evnakeline, tuvvediki, tuvvenaki, em amadedikin, em amade nakın gibi. Bu da şimdiki zamanın özetiydi. Nahaceme derbası dema bey bibin. Dema beyde işte koyam dema nahahim bibin kareme hesantre jiberku disa koka dema nahaye. Leker çava pekti edidicihe D'ye de b heye, u koka deman ha heye, disam koka deman ha bu kartini, u kartafa kesane heye. Çoğu me kalsek beri me evleker ditibun, koka valçi me ditibun. Naham teni minakem wan binerin. Çava çetbe de dema be de gavaz beşim eze bukhum. Dvırda d anjime gotu bu ve eftef dema bedetim bir karani. Edi em diğer atkın cevideji. Bu dinin lekerame der kere peşeme. Eze bukhum. Anji neyinyağı bu ezen nehum. Av de bükele. Av de nekele. Ewe bükeline. Ewe nekeline. Tuye beki. Tuye beneki. Hevanı dvırda şehne kıraştı göre. Evneka hemen şekli çedbin le gaval le kerek bi peşkireki çebe em kartafa buye bikar naynen. Ya bıraksi gelekes devoka xoda bikartine
em nebêjin ev jî şaşin lê di standardê de em wisa qebûl dikin. Yani her defa bûyê em bikar nayînin. Wek tu yê vekî, ez ê çêkim, ew ê raz e, vî şeklî. Hevedûdanê jî dîsa bi heman şeklî em ê amade bikin. Wek min got yani piştî ku em koka dema niha hîn bibin êdî yêdin hêsanin. Zav tiştek naguhere, em dîsa ji bîr nekin nêniya vê bi nêyê çêdibe. Hemû tiştên ku bi bûyê çêdibin, me çi dikir bûyê diavêt, cêwî de me nedanî. Wek tenê ne ji bo dema bê. Gava fermanê de jim, gava ez bêjim vê xwarinê bixwe, ez karim dîsa bêjim nexwe nêniya wî. Yani ez bûyê her tim davêjim, cêwî de nedînim. Evet arkadaşlar, gelecek zamanı da biraz özet geçelim. Burada eğer şimdiki zamanı iyi anlarsak işimiz çok kolay çünkü aynı kökü kullanıyoruz. Koka demanaha yani şimdiki zaman kökünü kullanıyoruz. Bir iki farklılık var. Tabii ki gelecek zaman olduğunu belirtmek için ne yapıyoruz? G'yı atıyoruz, yerine b getiriyoruz. Şimdiki zaman kökümüzü kullanıyoruz ve bir de kişi ekimizi kullanıyoruz. Bunların az önce köklerini tek tek ele almıştık. Bir de arkadaşlar gelecek zamanda bizim bazı edatlarımız var, zaman edatları. Gelecek zaman için e, d ya da burada yazmıyor ama v, bunlardan bazıları, hepsini kullanabilirsiniz. E en yaygın olandır. Ezi, bakın burada d'yı attım, artık b getirdim. Ezi buhum dersek ben yiyeceğim oldu. Av, d, bükele. Ne yapıyorum? D'yı atıyorum. Yerine b getiriyorum. Ya da eve bükelinle, o kaynatacak. Tuye veki, sen açacaksın. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi herhangi bir b eki yok. Bunun sebebi ise yine birinci kurda ayrıntılı gördüğümüz bir nokta. Eğer bir fiil örnek alarak oluşmuşsa b'yı atıyorduk. B'yı atıyorduk. Olumsuzda yine kullanıyoruz. Tuye venekki, olumsuz hali. Burada olumsuzluğu belirtmek zorundayız. Ama b'yı kullanmıyoruz. Kullanan bir sürü kesim var aslında ama standart olarak bunu kabul ediyoruz, bunu tercih ediyoruz. Bileşik fiil yine aynı şekilde kök değişmiyor, hiçbir şey değişmiyor. Eme amade bakın dersem biz hazırlayacağız demiş oluyorum. Peki, disa me ev mücacı biber frehidit bu. Tavangan nafkri. Em hinek jijyana xemmina kabidin. Ve kavaz beşim keçavi, bavi ez fem dikim ku evve keseke jine. Yani meye zayandavi. Bakılır. Meye. Herkes bu fazım cihe ve de nav bikar binim. Ez bejim mesela vek minak zozan. Herkes bejim keçal zozan efnek gem dimine. Çiber ku divez ve deri bitavinim. Çima dive bitavinim. Mehev cidiyeti bu. Zirave kandeya duyam her tin ditave. Nexwazi çawa bejim ez zozane bitavinim. Ez bejim keçal zozane. Çima ez e'yi bikartinim. Çuve'ye edi bu keça zozane. Bu hemen şekli herkes disa jimbe yani mebe bave sultan na bave sultane. Herkes bejim keçavi anci bavevi ez vi fem dikim ku ev kes mere. Zayandavi ner emuta bejim. Herkes bu xazım cinavkna nav bikarbinem. Yani ez nav bilim, ez ne bejim uy. Ez diyar bikim ku ev kes kiye. Ez çava bejim keça adar na, keça adari. Disa jwiye ide ute heyvan ner ditawine. Bu hemen şekli bave hogr neraste bave hogri deyem bitawine. Hevano megotu bu peşi kartafa yani tavangan ner ne mecburiye. Peşin ne mecburi bu. Le edim mecburiye edem badar bubun u em bikarbin. Jibo pırjimari disa minaken xobinerin keça wan anji bave wan. Ez fem dikin juane fem dikin ku ev kes pırjimare. Ez kara duse kesa dikim ez bejim keça wan anji kala bave disa duse kesan dikim de bejim bave wan. Herkes bu fazın ciye wane de nav bikarbinim. Bak ez bejim meyvan. Keça meyvan na neraste ve ez bitavinim u bejim
keça mevanan. Bave zarok neraste dibez bejim. Bave zarokan. Ev an ji kurte disa juane ante. Em divir de jin dibînin ji xwe. Divir de mantıqeke wisa dikarin çekin. Wek gava em rû kesek hemberî me be em nabêjin keça tu. Em dibêjin keça te. Anjen dibêjin keça min. Divem teqez bitewînin. Anjen dibêjin keça we. Ez ê vê tewangê çawa diyar bikin di navan de? Pêşî bifikirin û ditewînin an na. Heke em bitewînin divê hûn navê jî bitewînin û hûn ê çawa bitewînin bi kartafên tewangê bitewînin. Evet arkadaşlar, yine birinci kurda çok geniş bir şekilde gördüğümüz bir konu var burada. Büküm kavramı. Büküm kavramının üstüne ayrı olarak bir ders yapacağız. Hatta 10. dersimiz, bu kurun son dersi bunun üzerine. Çünkü çok önemli bir konu. Şimdilik ipucu vermesi için bunu söyleyebiliriz. Eğer ipucudan fazlasını istiyorsanız yine bununla ilgili dersi izleyebilirsiniz. Ne demiştik? Tamlamalarda son kelime hep büküme uğruyordu demiştik. Keça ve ya da ba ve ve dersen, bakın bükümlü zamirleri kullandım. Onun kızı, onun babası demiş oluyorum. Burada onun dediğim o kişisi bir kadın. Çünkü kadın için olan büküm zamirini kullanmışım. Peki ben burada zamir değil de isim vermek istersem, o kişinin ismini belirtmek istersem nasıl söyleyeceğim? Örneğin burada iki örneğimiz var. Zozan, Sıl'dan, ikisi de kadın ismi. Keça Zozane, yine bunu büküme uğratmak zorundayım. Ya da Bave Sultane, yine bunu büküme uğratmak zorundayım. Keçavi ya da Bavevi dersem anlıyorum ki o, yani vi dediğim kişi bir erkek. Çünkü erkekler için olan bükümlü zamiri kullanmışım. Peki ben yine bunun yerine isim kullanmak istersem Keça Adari ya da Bave Hogri, yani bu isimleri büküme uğratmak zorundayım. Bir de şöyle bir şey demiştik. Önceden bu eril büküm eki zorunlu değildi. Yani biraz inisiyatife bağlıydı, opsiyoneldi. Ancak artık o kural değişti ve bunları mecburi tutuyoruz. O yüzden bir sürü kişi, yani kullanmayan bir sürü kişi görebilirsiniz çevrenizde. Ama dediğimiz gibi yani artık kullanılıyor. Eğer kastettiğimiz kişiler, yani onların dediğimiz çoğul, yani onlar diyorsak çoğulsa nasıl söyleyeceğiz? Keçawan onların kızı, Bavewan onların babası. Benim yine isimlerde bu çoğulluğu vermem gerekiyor ve yine bükmem gerekiyor ikinci konumda olduğu için. Keça Mevanan dersem misafirlerin kızı, Bave Zarokan dersem çocukların babası. Arkadaşlar az önce o elma örneğinde verdiğimiz gibi hani dedik ya elmanın, elmada, elmadan, bunları söylerken hep büküm halini kullanıyoruz dedik. Bakın buraya Zolzan'ın, Adar'ın, misafirlerin diyoruz. O un halini kullanıyoruz. Bu yüzden büküm halini kullanmak zorundayız. Evet. Şimdi nesne durumuna geçeceğiz. Bunları bir tekrar ettik. Çünkü artık göreceğimiz şeyler bu üç konuyla ilgiliydi. Em binerin çi dibêje, di dema niha û dema bê de bire ser ditewe. Hevano di dema niha û dema bê de. Ancî gava ez, tu, ew, em, hûn, ew. Gava ez van bikarbînim, yani ez vaneka xer û bihêlim, divê biresira min, anko nesneya min, objeya min her tim bitewe. Di heb xer û nayên ba hevdû, du heb tewang nayên ba hevdû. Em dîsa astektin me hin mînakan dabû, em dîsa li ser wan bisektin, êdî me koka wan tevî fêm kir ez bawer dikim. Herkes bêjim ez dixwim, tamam ez dixwim êdî em hîn bûne çawa çekbe. Lê herkes tiştê ku dixwim bixwazim diyar bikim. Sêv wek mîna. Divê ez bêjim ez sêvê dixwim. Divê ez bi serê bitewînim. Min bi çi tewandiye? Bi qartafa tewangiye tewandiye. Ez sêvê dixwim. An jî di dema bê de ez ê sêvê bixwim. Divê em êdî bi vî şeklî bêjin. Em neka xerûne di heb xerû nayên ba hevdû. Divê yek tewan dibe, di dema niha û dema bê de jî bire ser ditewe. Kelandin. Kelandin. Heke tu dikelîne, tamam mevdî. Divir de pirsgirêk heye. Lê herkes bêjim av, ev tişta ku dikele av be, divê ez bêjim tu avê dikelînî. Tu av dikelînî kêm dimîne, hinek şaş dimîne. Tu avê dikelînî.
Anji tuye bikelini demabeye, tuye ave bikelini edev dvırda bireser tavuyaye. Hevanı bla bala ve bikşine melekera keline dedi bu le dvırda cihnagre. Kelin, çberko emnin karın bejin. Ev leker bireser nagre, ne gergöhese, emi berfreyi disa veren serbemişari. Disa lekera vekrine, ev vedike tamam, mefhamkir. Herkes pace bir karbinin dvezbecim ev paceye vedike. Hatta da devokamete edf buye vek emdibecin ev pace vedike, es pace vedikim. Bu pace vedike, vek pace emusat bejin ya branseş vırte, kok paceye o em be'ye ditavine. Dema bedeşi tuye paceye veki, disa dvez bitavine biresera var. Em amade dikin, tamam, dıvırda tişektuneye. Leheke bireser hebe, em şiv amade dikin na, em şive amade dikin. Anji neyimyavi em şive amade nakın. Eme amade dikin, me evdit. Leheke bireser hebe, eme şive amade dikin. Yani disat tişten me be'ye ditavun, tişten ner be'ye ditavun, tişten pırıcımarçı be'ane ditavun. Vak minak eskan burada bejim es sevan duhum. Eke sevceke zaftır bez bejim es sevan duhum. Yani es du sev duhum ez bejim es sevan duhum. Anca ez sevan buhum. Ve esertim bitavine. Arkadaşlar burada çok önemli bir not var. Deman hav dema be de breser ditave. Yani diyor ki şimdiki zaman ve gelecek zamanda nesne büküme uğrar. Şöyle söyleyelim. Şu anda bu zamanlarda hep işte es, tu, ev, em, hun, ev yani yalın zamirleri kullanıyorduk. Zamir yalın olduğu zaman nesne bükümlü halde olmalı. Yani iki tane yalını yan yana kullanmıyoruz. Aynı şekilde iki tane bükümlü halde yan yana kullanmıyoruz. Bu söylediğim şimdilik biraz havada kalabilir. Geçmiş zaman konusuna geçince orada daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Örneklerimize bakalım. Ez duhum az önce gördüğümüz gibi ben yiyorum. Bunda bir şey yok. Ama ben yediğim şey elma ise ben elmayı yiyorum demem gerekiyor. Ne dedik? Elmayı anlamını vermek için hep bükümlü halde kullanıyoruz. Ez SV duhum. Burada elmanın cinsiyeti dişil kabul edildiği için şuradaki dişil olan eki kullandık. Evet arkadaşlar. Aynı şekilde gelecek zamanda yine büküme uğratmam gerekiyor. Eze SV buhum. Ben elmayı yiyeceğim demem gerekiyor. Kelandın fiilinde bakalım tutu kelini tamam burada her şey normal. Ama o kaynayan şey su ise benim demem gerekiyor ki sen suyu kaynatıyorsun. Tu ave dikelini. Tu ave dikelini. Bakın biri sade biri bükümlü. Ya da tuye bikelini sen kaynatacaksın. Tuye ave bikelini sen suyu kaynatacaksın. Arkadaşlar ilk o fiil grubunda kelin kaynamak fiili de vardı. Ama mantığını siz de kurabilirsiniz. Kaynamak geçişli değil. Yani nesne almıyor. O yüzden ben nesneyi büküme uğratamıyorum o tür fiillerde. Şu anda elimde bir nesne yok. Kelin fiili için, kaynamak fiili için söylüyorum. Hani neyi kaynamak, işte kimi kaynamak, bu soruların cevabı olmadığı için onu geçişsiz kabul ediyoruz ve nesne almıyor fiil. Ama kelandın kaynatmak, neyi kaynatmak, suyu kaynatmak, çorbayı kaynatmak bunların cevabı var yani bu geçişli bir fiil. Vekirin açmak fiili evvedike. Yine bunda bir problem yok. O açıyor. Ama nesne kullanacaksam ev paceye vedike. O pencereyi açıyor. Tuye veki sen açacaksın. Tuye paceye veki sen pencereyi açacaksın. Em amadedekin biz hazırlıyoruz. Eğer orada yine nesneyi belirteceksem em şive amadedekin biz akşam yemeğini hazırlıyoruz. Ya da emi amadedekin gelecek zaman cümlesi biz hazırlayacağız ama emi şive amadedekin biz akşam yemeğini hazırlayacağız demiş oluyorum. Arkadaşlar şimdi el seve duhum dersek az önce söylediğim şey ben elmayı yiyorum. Burayı anladık artık. Ancak burada elmayı dediğim şey belirli değil mi? Hangi elmayı yediğim belli. Çünkü çok spesifik konuşuyorum. Ben elmayı yiyorum diyorum. Ne bınafkri, tavanga ne bınafkri değilse artık o herhangi bir elmayı ya da bazı elmaları o belgesizlik halini vereceğim.
Yani bu slaytımıza o belgesizliği vermeyi öğreneceğiz. Zaten yine ilk kurda artık çok üstünden geçmiştik bu bınavkri, ne bınavkri, belirtili belgesiz, belirtili belgesiz. Bunları öğrenmiştik. Sanırım çağrışım da yapıyordur. Şimdi tek tek bakalım. Es seyve duhum. Ben elmayı yiyorum. Bunun İngilizce karşılığı da I eat the apple. Yani the dediğim şey burada çok artık spesifik, kastettiğim elma çok spesifik. Ama ben bunu belgesiz yapmak istersem, yani herhangi bir elmayı anlamını vermek istersem, nasıl söyleyeceğim? Es seveke duhum. Es seveke duhum. Ben herhangi bir elmayı yiyorum. Yani tabii ki bunun çevresi yine ben elma yiyorum. Ama böyle herhangi bir elma, hani hangi elma olduğu belli değil. Bunun İngilizce karşılığı da I eat an apple dediğimizde orada yani herhangi bir, hangi elma olduğu belli değil. Yeşil elma mı, kırmızı elma mı, tatlı mı, ekşi mi hiçbir şey belli değil. Bir belgesizlik var. Buradan neyi çıkarıyoruz? Bakın sev, elma kelimesi gördüğümüz gibi mor. Bunları da görmüştük değil mi? Bir şey mor olunca hemen dişil olduğu aklınıza gelecekti kelimenin. O zaman ne diyebiliriz? Dişil olan kelimeler için ya da şu e'leri benzetebilirsiniz. Şuradaki e'leri. Belgesizlik anlamını eke ile sağlıyorum. Eke ile sağlıyorum. Eğer nesnem erilse bunu nasıl yapacağım? Ezi hani bıkırım dersek ben evi alacağım. I will buy the house. Ben evi alacağım. O ev çok belli. Ancak ezi haniye ki bıkırım dersem o evin hangi ev olduğu belli değil. Ben bir ev alacağım ama hangi ev, nerede, büyük mü, küçük mü hiçbir şey belli değil. Bu belgesizliği şuradaki ekiyle sağlıyoruz. Bunun İngilizce karşılığına I will buy a house diyebiliriz. Şuradaki o anlamını, o belgesizlik anlamını veriyor. Tabii ki yine çağrışım yaptığı üzere ekler yekten geliyor ve bir anlamını veriyor. Yani tekillik anlamını veriyor. Peki nesnemiz çoğulsa nasıl yapacağız? Eğer belirtiliyse az önce gördük. Es sevaran da benim, ben arkadaşları görüyorum. Burada hem çoğul yaptık hem de nesneyi büküme uğrattık. I see friends diyorum. Ancak ben bazı arkadaşları görüyorum demem için yine bükümlü hali ve belgesizlik halini kullanmam gerekiyor. Es hevalnandi benim. Es hevalnandi benim. Artık buradaki bu ınan, I see some friends, buradaki some anlamını veriyor. Yani bazı arkadaşları görüyorum. O bazı anlamını veriyor. Özetleyecek olursak arkadaşlar, eki, dişil ve tekil olanlar için kullanılıyor. Eki yine eril ve tekil olanlar için kullanılıyor. Inan ise çoğul olan durumlar için kullanılıyor. Şimdi bir de yine artık bizim klişemiz oldu. Bunların nereden geldiğine bakalım. Çok basit arkadaşlar. Ek, ın hep gördüğümüz şeyler. Biri ek, yekten geliyor, tekillik veriyor. In, hından geliyor, çoğulluk veriyor. Bizim o ilk gördüğümüz V'den E geliyordu, V'den I geliyordu, Van'dan An geliyordu. Davanga bınafkiri yani belirtili bükmekleri. Bunlar yan yana gelerek belgesiz bükmeklerini veriyor. Ek ve eke, dişil ve tekil için. Ek ve i, eki, eril ve tekil için. In ve an, ınan, bu da çoğulluk için arkadaşlar. Nihayet derbasi hingariya xobibin ve kerga. Burada pır sene, hunji hatta deste ve tahmin bikin dersi ve em behev dure çekin. Rengin şin, qastan neritiye dike. Rengin morçi, qastan metiye dike. Kamp hev dure binerin. Ez, kes, nabinim. Hevanu binerin tıvırda kartafin tavange gavatına be, ez kes nabinim. Vate ne kem dimine, usa kals dimine. Devez bresera xo bitawinem. Tıvırda breser şine ango, ev kes mere. Skala mere gitkim. Naxwaze çawa bêjim bi tawangên nebinavkirê me dakirim. Tawanga nebinavkiriyan nêr çi bû? Ez kesekî nabînim. Arkadaşlar dedik ki ez kes nabînim, ben kimse görmüyorum. Ama ben kimseyi görmüyorum diyeceğim. Ve böyle kastettiğim kişi de herhangi biri, yani herhangi kimseyi görmüyorum. O yüzden ne yapıyorum? Bu arada maviyle belirttiklerim, örneğin bu kes hem dişi olabilir hem eril olabilir. Maviyle belirttiklerim eril,
O yüzden de eril olan eki getiriyorum. Em derbasiya duyan bibin ev ligund ye. Em divir de em bitawînin. Em çima bitawînin hevano kabin erin me gotu bu her tim pişta çek ditawe. Pişta çek ditawe. Heke kemasyen ve hebin تقز لأفسای کم بنیرش خو وانها قاجن ندریشن و افتشتن گرینگن تاکه اون بخوازن زمانی خو بپیش بخن او لگوند یه هکه وی درجه نبینن هکه از بیشم او لگوند ازان مهزاف قیب کارن لهوانو ایدی گوری رزمان افکیمه دبیم تشتکی نولی زده بکن tam binirim bersifçiye ev legundekiye ev legundekiye ez çi dedim wataya ve legundeki ama ev gundeki jangunde em nizan. Arkadaşlar burada yine ne demiştik? Edattan sonra mutlaka büküme uğruyordu. Ben büküme uğratacağım. Burada eril bir kelime görüyoruz. Mavi renkte belirtilmiş. Ev legund eğer ben legundeki dersem o herhangi bir köyde. Daha doğrusu o bir köyde ama o köy herhangi bir köy. Karşıdaki bunu anlar yani o köyün belirsiz olduğunu. Em derbasiya seyem bibin limalekemizin liser paldank rudnim. Limalekemizin liser paldank rudnim. Emi çi bikin paldank bitawînin. Ve emi dawangan nebin afkirî bitawînin. شوج رنگی وجود دیاره زن داوی امی چی بیشن سر پالدان که رودن منو میناکش بر ویدا هوانو مالکه مزن ورده و قطانده که هم واناچ بیر ناکن ورده پشتاچت تاویایه بر ویجی قرطفات دوان گادیه eke و eke lihevdun nefin. Evet arkadaşlar. Burada bu örneği vermemin sebebi iki tür ek görüyoruz burada. Birincisi şurada vekatandek dediğimiz o tamlamalarda ilk kelimenin aldığı, hatta burada da vekatandek ne binafkiri, malekemazın yani herhangi büyük bir evde. Ama bakın bu tamlamada ilk kelime. Ne dedik? Büküm hali her zaman ikinci kelimede olur. Ve edatlardan sonra da kelimelerimiz, isimlerimiz büküme uğruyor. O yüzden liser haldan keke dediğimde herhangi bir koltuğun üstünde oturuyorum. Büyük bir evde herhangi bir koltuğun üstünde oturuyorum. Bunları birbirine karıştırmıyoruz. Büküm ya tamlamalarda ikinci pozisyonda ya da edattan sonra geliyor ve geldiği başka durumlar var. Bunu da büküm konu derse çok ayrıntılı göreceğiz. Brahim'in dejmire kras bükre. Ev diyare kubrese çi bükre kras bükre. Bersifeye. Le tiştek kemedi fırda deven bresere bıtavinin. Şibarku dema b'ye, dema b'de breser bıtavı. Brahim'in dejmin re zayende krasi diyare nexwaz şava bejim. Kraseki bükre. Ronahi dike tiştek bıxuyne. Dîsa divê bitawe, pozisyona breserê de dîsa. Ev jî dema bêyan nêzik e. Ronahî dike zayenda pirtûkê diyar e. Pirtûkekê bixwîne. Me breserê tamam dîsa. Zilamekî xemgîn ji welat vedigere. Em hîn bûn pişta çek ji ditawe. Em ê divir dita wangal nebin afkirî bikarbînin. Welat ew nêdî bersivê jî dizanin wek van beyanî. Ez ê bêjim çi zilamekî xemgîn ji welatekî vedgere. Min ev mînak çi ji bo vê da hevano zilamekî welatekî. Em du hep ekî dibînin lê li hevdû nexin. Zilamekî xemgîn divir de veqetan dike ji welatekî divir de tawan ge. Arkadaşlar burada iki tane eki görüyoruz. Yine bir tanesi o zilamekî xemgîn üzgün bir adam ama burada ilk pozisyonda olduğu için veqetandek almış. Burada ise edattan sonra geldiği için büküm eki almış. Jivelateki vetkere. Bir ülkeden dönüyor. Üzgün bir adam bir ülkeden dönüyor, herhangi bir ülkeden. Burada yine belgesizlik var. Eğer bunlarla ilgili eksiğiniz varsa bu anlaşılır bir şey. Çünkü birçok kişinin zorlandığı bir konu bu. O yüzden kötü de hissetmeyin. Üstüne gidebilirsiniz, çok ayrıntılı işleyebilirsiniz. Ya da böyle kendi kendinize kodlayabilirsiniz. Benim hep söylediğim gibi işte ilk pozisyondaysa veqetandek alır.
ikinci pozisyondaysa da sondaysa tavan hüküm haline alır. Ya da işte edattan sonraysa hüküme uğrar. Bu şekilde söyleyebilirsiniz, öğrenebilirsiniz bunları. Hevalin heca em hatin daviya vaneya xwe hêvî dikin waneyê ke bi kêrhatî bû sûde war bû heta waneyekê din xwe baş binêrin bi hêviya hevditine. Eli hevalin heca umxeratın ferga kurdî ev waneya duyem a asta duyeme ve waneyê de em ê hin gihanekên bingehîn bibînin. Gihanek çi bû pêşember siva vê pirsê bidin. Gihanek hevalno hevokan an jî peyvan bi hevdûre girê dide. Yani em tiştên kin em bi saya gihanekan êdî dirêj dikin, hevokên dirêj kompleks saz dikin. Divê waneyê de em ê gihanekên demkî binêrin. Yani ji aliyê demê ve em ê bi hevdûre girê bidin. Arkadaşlar ikinci kurun ikinci dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde bazı temel bağlaçları öğreneceğiz yine. Bu bağlaçların görevi zamansal olarak bir mantık kurarak cümleleri birleştirmek. Birazcık özet verecek olursak arkadaşlar. Örneğin piştiku. Piş zaten bunu bağlaçlarda da edatlarda da görmüştük. Piş tek başına hem sırt demekti hem de sonra anlamını veriyordu. Sonra, arka anlamını veriyordu. Eğer ben piştiku dersem artık konum olarak değil, zaman olarak sonra anlamını veriyorum. Bu İngilizce'deki after'a karşılık geliyor. Aynı şekilde beri önce anlamını veriyor. Önce anlamını veriyor. Ben beriku dersem artık zamansal olarak önce anlamını vermiş oluyorum. Bu da İngilizce'deki before'a karşılık geliyor. Demaku ise arkadaşlar, dem zaten zaman demekti. Aynı anda olan eylemleri birleştirmek için kullanıyoruz. Yani aynı anda oluyor. Biri önce, biri sonra değil. Bu da İngilizce'deki when'e karşılık geliyor. Hani biz Türkçe'de diyoruz ya, sen geldiğinde ben gidiyorum. O dığında, diğinde biraz bu anlamı veriyor. Naham derbasi waneya xwebibin. Pêşî piştîkûtê em li hevoka xwe binêrin. Ez ê biçim malê, ez ê şîvê bixwim. Binêrin. Ya yekem çi ye? Çûna malê. Ya duyem çi ye? Xwarina şîvê. Ez ê niha waneka bi hevdûre girê bidim. Pêşî çûna malê çêdibe ne wisa? Ez ê bêjim piştî ku ez biçim, piştre çi çêdibe? Xwarina şîvê çêdibe. Ez ê şîvê bixwim. Pêşî diçim, piştre dixwim. Piştî ku ez biçim malê, ez ê şîvê bixwim. Ew kê binêrin bala xwe ji aliyê rêzmanê ve bidin, divir de ê tuneye, divir de ê tuneye ji ber ku ev ne deme êdî. Ev ne deme. Piştî ku ez biçim malê. Dur de ez dîsa referansek diyar dikim. Kîjan deme, ez ê şîvê bixwim. Ev deme. Ji ber vê ez divir de dema bê bikartînim. Arkadaşlar piştiku dedik ki zamansal olarak sonra anlamını veriyor. İlk cümlenize bakalım. Ez ê biçim malê. Ben eve gideceğim. Ez ê şîvê bixwim. Ben akşam yemeğini yiyeceğim. Önce hangisi oluyor? 1 numaralı eylem eve gitme durumu oluyor. Daha sonra da 2 numaralı eylem olan yemek yeme durumu oluyor. Yani birden sonra 2 geliyor. Ben piştikuyu sonra anlamını ne zaman kullanacağım? Birden sonra kullanacağım. Bu yüzden ben bu cümleyi nasıl söylüyorum? Eve gittikten sonra yemek yiyeceğim. Peki bunun Türkçe karşılığı ne? Piştiku ez biçim malê, ez ê şîvê bixwim. Gramer olarak da inceleyelim. Arkadaşlar eve gittikten sonra burada bir zaman kavramı yok artık. O yüzden bakın eze, piştiku eze biçim demiyoruz. Buradaki gelecek zaman anlamını veren e'yi kullanmıyoruz. Ne zaman kullanıyoruz bunu? Yemek yiyeceğim dediğimiz zaman o gelecek zaman ifadesini veriyoruz. Yani bu tam bir gelecek zaman cümlesi. Bu ise yine daha önce de çok defa gördüğümüz bu ile yapılan bir tip arkadaşlar. Ayrıntılı örneklere bakalım. Hevalu em binêrin, limînakan binêrin. Piştîku ez bixebitim, ez ê bêhna xwe vedim. Pêşî ez dixebitim ne wisa? Pêşî dixebitim, piştre bêhna xwe vedim. Ev ya yekem e, ev ya duyem e. Piştî ya yekem, ez ya duyem çêdikim. Piştîku ez bixebitim, ez ê bêhna xwe vedim. Dîsa binêrin, divir de dem tuneye, divir de dema bê heye. Piştîku ez sparteka xwe çêkim, ez ê rakevim.
Ev ya yekeme çekirna Spartaka, ev ya duyeme raketin. Pişti ya yekem ya duyemde. Ez çawa bêjim, piştî ku ez Spartaka xwe çêkim, ez ê rakevim. Dîsa divir de êtuneye, ev hevoka dema bê ye, ev lêkereke her du jî lêkerên pêk hatîne bi pêşkiran çêdibin, van de bi dikete vano. Piştî ku vîrusa koronayê xilas bibe, ez ê bigerim. Ev ya yekeme, ev ya duyeme. Piştî vê ez ê ya duyem çêkim. Ango, piştî ku vîrusa koronayê xilas bibe, ez ê bigerim. Piştî ku ez te bigerim, ji malê derkeve. Ya yekem gerîne, ya duyem derketine. Piştî ku ez li te bigerim, piştî ya yekem, ya duyem hat. Dîsa ev bi bûyê çêbûye, ev lêkereke bi pêşgirê çêbûye, pêk hatiye û bi divir de ketiye, derketin. Piştî ku birayê min paqijî bike, ew ê ji min re qehweyekî çêke. Ya yekem çi ye? Paqijkirin e. Birayê min pêşî paqij bike. Ya duyem çi ye? Qehwekî çêke. Ez çi dibêjim? Piştî ya yekem, ya duyem tê. Piştî ku birayê min paqijî bike, ew ê ji min re qehweyekî çêke. Arkadaşlar gördüğünüz tüm cümleler piştî ku, yani bu yapıldıktan sonra bu olacak gibi bir cümleler. Hepsinde dediğimiz gibi piştî kuyla kullandığım, yani bu bağlaçla kullandığım cümlelerde bir zaman kavramı yok. O gelecek zaman kurmadım bunlarla ilgili. Hepsinde ikinci cümlede var. Hepsinde birinci eylemden sonra ikinci eylem gelecek. O yüzden birinci eylemden sonra ben o sonra ifadesini kullanıyorum. Örnek verecek olursak, piştî ku ez bixebitim, ben çalıştıktan sonra ez ê bêhna xwe vedim, dinleneceğim. Ben dinleneceğim. Piştî ku ez Spartaka xwe çêkim, ödevimi yaptıktan sonra ez ê rakevim, uyuyacağım. Piştî ku vîrusa koronayê xilas bibe, koronavirüsü bittikten sonra ez ê bigerim, ben gezeceğim. Piştî ku ez te bigerim, seni aradıktan sonra ji malê derkeve, evden çık. Bakın bu da bir emir cümlesi. Gördüğünüz gibi gelecek zaman olmak zorunda değil. Ama bildiğimiz bir kalıp olması lazım. Burada örneğin emir cümlesi var. Bunları da görmüştük. Nasıldı mesela? Emir cümlesi de b ile oluşan bir yapıydı. O yüzden örnek alarak oluşmuş. Fiillerde o b düşüyordu. Derkeve, burada artık b'yi görmüyoruz. Piştî ku Brahim'in paqijî bike, abim temizlik yaptıktan sonra ev ê ji min re qehweyekî çêke. O bana bir kahve yapacak. Yine burada gelecek zaman cümlesi görüyoruz. Yine gelecek zaman da bu ile oluşan bir yapı, fiilimiz. O yüzden örnek aldığı için çekir'in, kırından çekir'in olduğu için buradaki bu düşmüş artık. Bunu ayrıntılı görmüştük kırın ve çekir'in, değil mi? Her ikisi de yapmak demek oluyordu. Ama kırın İngilizce'deki do'ya benziyor. Çekir'in ise İngilizce'deki make'e benziyor. Türkçe'de ikisini de yapmak diyoruz. Şöyle söyleyebiliriz. Çekir'inde bir şeyi sıfırdan yapıyoruz, üretiyoruz gibi. Yani olmayan bir şey yapıyoruz gibi. Örneğin kahve. Kahve önce ortada yok. Bir emekle biz onu yapıyoruz. Kırın ise normal böyle spor yapmak gibi olan yapmak eylemi. Aralarında böyle bir fark var. Yani her ne kadar Türkçe çevirdiğimizde ikisi de yapmak olsa da iki fiilin mantığı birbirinden farklı. Tıpkı İngilizce'deki gibi. Nihalcem varım verikuye. Em disa hemen hevokebinlerin. Ez ê biçim malê, ez ê şîvê bixwim. Pêşiya yekem çi ye? Ez ê biçim malê, çûna maleyê. Ya duyem çi ye? Piştre ez çi dikim? Şîv dixwim. Ez ê şîvê bixwim. Heke piştî ku bûya, me bigota piştî ku ez biçim malê, ez ê şîvê bixwim. Me vê derê fehm kir. Niha ez çi bêjim? Ez ê bi berî ku yê bêjim. Berî ku ez şîvê bixwim, ez ê biçim malê. Berî ku ez şîvê bixwim, ez ê biçim malê. Ez ê kengê biçim malê, berî ku şîvê bixwim, ez ê biçim malê. Evet arkadaşlar, şimdi de bu Türkçe karşılığı önce anlamına gelen berî ku'yu görüyoruz. Dedik ki bu da İngilizce'deki before'a karşılık geliyor. Aynı cümleden devam edelim. Ben eve gideceğim, ben akşam yemeğini yiyeceğim. Şimdi önce dedik ki ben eve gittikten sonra akşam yemeğini yiyeceğim. Burada da diyeceğiz ki ben akşam yemeğini yemeden önce eve gideceğim. Tamamen ters mantık birbirine. Önceden ne oluyordu? Birden sonra kullanıyorduk, yani sonra anlamını vermek için. Şimdi ise ikiden önce olmasını bastıracağız.
ikinci olaydan önce olmasını bastıracağız. Bunu neyle sağlayacağız? Beriku ile sağlayacağız. Beriku ez şive buhum. Akşam yemeğini yemeden önce. Eze biçim mali. Ben eve gideceğim. Yine aynı şekilde görüyorsunuz. Burada zamansal bir kavramdan çok bir kip var. Burada ise gelecek zaman var. Akşam yemeğini yemeden önce eve gideceğim. Ne yaptık? İki tane farklı cümleyi zamansal mantığına göre birbiriyle birleştirdik. Daha uzun, kompleks bir cümle kurduk. Nahalci emli minakem beriku ebnerin. Beriku deyam biçe suke evi biçe mala ciranan. Kabnerin. Peşi çıdık evde. Peşi çıdıke. Ben webbinin. Peşi diçe mala ciranan. Peşi diçe suke. Kabnerin. Beri biçe suke diçe mala ciranan. Emi çava grebidin. Beriku deyamın biçe suke evi biçe mala ciranan. Disa ciheku bu kahane geçettin. Demek diyar nakın. Ya hevoka diyem demek diyardike. Beriku ez razım, divi ez vi kari bikadinim. Beriku ez razım, bey razına xwe, divi ez vi kari bikadinim. Beriku tu weri li min bigere. Tu hê nehatiyî, lê beriku tu werî li min bigere. Hê hatina te çêne bûye, tu hê nehatiyî, li min bigere piştre ji tê werî. Ez bawer dikim meydî ev der me fehm kir. Berî ku zivistan were, em ê hin amadehiyan bikin. Pêşî em amadehî dikin piştre zivistan têne wisa. Bêyî ku ew zivistan were, em ê hin amadehiyan bikin. Dîsa divir de tiştekî demkî tune divir de heye, dema bê heye. Hevoka din, berî ku ez te bixim, bicehme ji vir. Berî ku ez te bixim, hêmil te nexistiye. Berî ku ez te bixim, bicehme yani here ji vir. Evet arkadaşlar, şimdi de o önce anlamına gelen örneklere devam ediyoruz. İlkinde olduğu gibi, piştikuda olduğu gibi burada da bağlaçla kullandığımız kısım bir zamansal ifade belirtmediği için burada o e'yi kullanacağız. Daha doğrusu gelecek zaman ifadesi belirtmiyor. O yüzden gelecek zaman cümlesi kurmayacağız bunlarla birlikte. İkinci cümleyle kuracağız. Örneklere bakalım. Beriku diyamın bitesuke, annem çarşıya gitmeden önce evi biçe mala ciranan, o komşuların evine gidecek. Önce komşulara gidiyor, sonra çarşıya gidiyor. Çarşıya gitmeden önce komşuların evine gidecek. Tam olarak bunu söyledim. İkiden önce olan olayı söyledim ve ikinci olaydan yani çarşıya gitmesinden öncesini vurguladım Beriku ile. Beriku ez razım divez vikari bikadinim. Yatmadan önce bu işi bitirmeliyim. Yatmadan önce bu işi bitirmeliyim. Razan örnek alarak oluşmuş bir türemiş fiil. O yüzden b'yi burada görmüyoruz. Burada ise normal the ile oluşan bir cümle var. Tıpkı az önce emir kipi olan cümle gibi. Beriku tu veril min bigere, gelmeden önce beni ara. Şimdi bir gelmesi var, bir beni araması var. Benim istediğim ne? Öncesinden beni araması. Yani burada bir dediğim olay araması, iki dediğim olay gelmesi. İkiden önce diyeceğim yani gelmeden önce bunu vurguluyorum. Beriku tu veril. Gelmeden önce limin bigere beni ara. Beriku zivistan vere, emehin amadehiyan bakın. Kış gelmeden önce bazı hazırlıklar yapacağız. Kış gelmeden önce. Önce hazırlıkları yapıyoruz. Daha sonra kış geliyor. Birinci olay hazırlık, ikinci olay kışın gelmesi. Kış gelmeden önce yani ikinci olay gelmeden önce bir olacak. Emehin amadehiyan bakın. Beriku ezde bıxım bicehmecvir. Seni dövmeden önce bicehmecvir biraz idiom böyle yani defol buradan anlamına geliyor. Seni dövmeden önce defol buradan. Bunu söylüyorum. Yine seni dövmem örneğin bu cümlede sonra olacak bir şey. İkinci olay. O yüzden o ikinci olaydan önce defolması. O yüzden ne diyorum? İkiden önce yani seni dövmeden önce diyorum burada. Em werin demakuye. Med astaya kem de ev mişar diyeti bu. Men naha cardin lebnerin. Li gori mantığa demeye mübnerin. Ez te dibinim. Ez kev hoş dibim. Hevanu divan her du hevokan deci. Emin havaneka grebidin. Li de her du hevokan deci
Ez naxwazim binê kîjan pêşî çêbûye kîjan piştre çêbûyê xêz bikim. Ez dixwazim çi bêjim her du di heman demê de çêdibin. Dîtina min û kêfxweşiya min. Bi hev re çêdibin. Ji ber wî ez wek kîjan pêşî kîjan piştre wek vê nanêrim yani. Ez wek heman demê de çêdibin lê dinêrim û çawa dibêjim dema ku ez te dibînim ez kêfxweş dibim. Arkadaşlar bu demaku zaman anlamı aynı zamanda oluşma anlamı veriyordu ve birinci kurda bunu görmüştük. Biraz değinmiştik buna. Cümlelerimize bakalım. Ez te dibînim, ben seni görüyorum. Ez kêfxweş dibim, ben mutlu oluyorum. Arkadaşlar bakın ben seni görüyorum. Ne oluyor burada? Nesne büküme uğruyor. Ne demiştik? Şimdiki zaman cümlesinde ya da geniş zaman cümlesinde ya da gelecek zaman cümlesinde nesne büküme uğrar demiştik. Bükümlü halde kullanılır. Burada da örneğini görüyoruz zaten. Şimdi zamansal olarak bakalım bu iki kavrama. Seni gördüğümde mutlu oluyorum. Tam olarak demek istediğim şey bu. Bunu nasıl birbirine bağlayıp tek cümle yapıyorum? Demaku ile yapıyorum. Demaku ez te dibînim, seni gördüğümde ez kêfxweş dibim, mutlu oluyorum. Bunu gava ile de söyleyebiliriz. Bu da çok yaygın. Gava ez te dibînim, ez kêfxweş dibim. Bu diğerlerine nazaran biraz daha Türkçe mantığa yakın yani. Nasıl şöyle ki burada belirtmek istediğim, altını çizmek istediğim şey hangisinin önce ya da sonrası olması değil. Altını çizmek istediğim şey o seni görünce mutlu olmam, aynı anda olmaları, mutluluğumun o seninle gelmesi. O yüzden burada hangisi önce hangisi sonrası diye bakmıyorum. Direkt seni gördüğümde mutlu oluyorum diyorum. Nihalci em minaken dema kuyebinirin, dema bihartê kulîlk vedibin. Di vir de ya girîng bo min kîjan pêşî, kîjan paçî ne eve. Ew ve buna kulîlkan bi biharê çêdibe eve. Ji ber vê jî ez bi dema kuyê vekirê didim û hevalino me gotibû ji bo dema kuyê bi taybetî ev ku hinek opsiyonel e me dasteykem de gotibû û niha jî dibînin xwe. Ku tune ye. Hûn dikarin bêjin dema ku jî, hûn dikarin bêjin gava jî, hûn dikarin bêjin dema jî. Dema bihartê kulîlk vedibin. Mînaka din, dema ku em werin cem hev, em ê hev du hem bez bikin. Dîsa ya girîng kîjan pêşî kîjan piştre ne eve, ya girîng çi ye? Ew du bûye ji wek hevin. Ez bi nevê xêz dikim. Ji ber wî ez bi dema kuyê vekirê didim her du hevokan. Dema ku ez didim çiyan dinêrim, ez aciz dibim. Dîsa ya girîng kîjan pêşî kîjan piştre ne eve, ya girîng aciziya min û nêrîna minan nûçeyan bi heman demê çêdibe. Eve. Ji ber vê ez dîsa dema kuyê bikartînim. Dema ku ez dengê diya xwe dibîzim, ez pir kêfxweş dibim. Dîsa ya girîng pêşî piştre ne eve, ya girîng çi ye kêfxweşiya min û işte bîstina dengê diya min e. Ev bi heman şeklî, heman demê de çêdibin eve. Dema ku gundê min tê bîra min, girî dikeve qirka min. Dîsa ez naxwazim bêjim pêşî işte girî ket qirka minan jî pêşî gundê min hat bîra min. Ez vanika naxwazim bêjim. Ez dixwazim bêjim yani heman demê de çêdibin ev tişt. Ne girîng e kîjan pêşî kîjan piştre. Bûye ji bo min girîngin. Ji ber ez dîsa bi dema kuyê vekirê didim. Arkadaşlar şimdi dema ile ilgili olan cümlelere bakalım. Dema bihartê kulîlk vedibin. Bahar geldiğinde çiçekler açar. Böyle söyleyebiliriz. Bunu dediğim gibi Türkçe mantığa motomot çevirebiliriz. Yani o dığında anlamını verdiği zaman kullanabiliriz dema kuyu. Burada ku'nun olmadığını görüyoruz. Çünkü bunu birinci kurda söylemiştik. Ku birçok yerde opsiyonel aslında. Dema ku'da da hem dema diyebilirsiniz, hem dema ku diyebilirsiniz, hem gava diyebilirsiniz. Hep aynı anlamı verecek. Dema ku em werin cem hev, em hevde hem bez bikin. Yan yana geldiğimizde birbirimize sarılacağız. Bunu söylüyorum. Biz yan yana geldiğimizde birbirimize sarılacağız. Burada öncesi hangi olay, sonrası hangi olay önemli değil. Önemli olan o yani hemen hemen aynı anda oluyorlar. Önemli olan bu. O yüzden önce ya da sonra diye altını çizmeme hiçbir şeyin gerek yok. Dema ku ez nûçeyan dinêrim, ez aciz dibim. Haberlere baktığımda aciz dibim nasıl çevirebiliriz? Sinirleniyorum gibi. Hem sıkılmak anlamı var hem sinirlenme anlamı var. Yine
mantık olarak bakarsanız diyebilirsiniz ki ben önce haberlere bakıyorum sonra işte sinirleniyorum. Ama benim altını çizmek istediğim şey bu değil. Önemli değil. Burada vermek istediğim şey haberlere bakınca sinirli olmam. O yüzden demaku ile bağlıyorum. Bunu böyle de çevirebilirsiniz. Demaku'nun trendlerim yani haberlere baktığımda ya da haberlere baktığım zaman. Bu da direkt motomot çevresi oluyor zaten. Demaku dengi diyaho dibizm es Türkiye hoştubum. Annemin sesini duyduğum zaman ya da annemin sesini duyduğumda çok mutlu oluyorum. Demaku gündemin debilamın köyüm aklıma geldiğinde Gridike ve Kırkamın. Boğazım düğümleniyor gibi düşünebilirsiniz bunu. Gridike ve Kırkamın bu bir idiom deyim yani. Boğazım düğümleniyor. Buna benziyor anlam olarak. Yine benim için önemli olan işte önce köy mü aklıma geliyor, sonra mı boğazım düğümleniyor? Bu değil kesinlikle. Aynı anda olması. O yüzden bunları demaku ile birbirine bağlıyorum. Em nihacı hindariye xwe binêrin, hevalno dibe hindariyede em ê bi du şeklan em ê hevokên xwe saz bikin. Bi berî ku ye û bi piştî ku ye. Em binêrin û jî pêçî bi xwe bifikirin. Ez ê sparteka xwe çêkim, îpûcekê pişt re, ez ê li fîlmekê temaşe bikim. Em ê bi her du şeklan jî çêkin. Nihan bir yer bidin, ya yekem eve ne olsa Spartaka çêkirina Spartakan, ya duyem çi ye temaşekirina fîlmê. Nixwaz karim bêjim piştî yekem duyem tê, an jî berî duyem yekem tê. Em ê bi her du şeklan jî çêkin, em binêrin. Piştî ku ez Spartaka xwe çêkim, ez ê li fîlmekê temaşe bikim. Bereva jî vê hevokê çi ye valino nixwe wek mantık berî ku ez li fîlmekê temaşe bikim, ez ê Spartaka xwe çêkim. Ne wisa? Berî ku ez fîlmekê temaşe bikim, ez ê Spartaka xwe çêkim. Niha bi heman şeklê em ê vê jî çêkin. Em ê bexdanûsan biçînin ya yekem û em ê wan bifroşin ya duyem. Piştî yekem duyem tê, berî duyem yekem tê. Nixwe em dikarin çawa bêjin? Piştî ku em bexdanûsan biçînin, em ê wan bifroşin. Piştî yekem duyem hat. Niha jî em ê bêjin berî em wan bifroşin, em ê biçînin. Berî ku em bexdanûsan bifroşin, em ê wan biçînin. Di hevoka din de jî havîn dibe, hewa zaf germ dibe. Ez naxwazim binê evkê xêz bikim pêşî havîn tê an piştrekê ez naxwazim binê vê xêz bikim. Ez dixwazim çi bêjim? Germbûna hewayê bi havînê çê dibe. Nexwazê çi bikim? Ez ê bi demakuyê ve bi hevdûrekirê bidim. Demaku havîn dibe, hewa zaf germ dibe. Ancak ez karim bêjim dema havîn dibe, hewa zaf germ dibe. Ancak gava havîn dibe, hewa zaf germ dibe. Hemen işte. Arkadaşlar bu cümleleri her iki yolla da birleştirdik örneklerde, bugünkü alıştırmamızda. Bir de Türkçe olarak özet geçelim. Ez ê Spartaka xwe çêkim, ödevlerimi yapacağım, birinci olay. Pişt ez ê li fîlmekê temaşe bikim. Sonra bir film izleyeceğim. Şimdi birincisi ödev yapmak, ikincisi film izlemek. O zaman ben bunu nasıl söyleyebilirim? Ödevlerimi yaptıktan sonra film izleyeceğim ya da film izlemeden önce ödevlerimi yapacağım. Her iki şekilde de yaptık. Her iki şekilde de oluşturduk. Pişt ku ez Spartaka xwe çêkim, ez ê li fîlmekê temaşe bikim. Ödevimi yaptıktan sonra film izleyeceğim. Berî ku ez li fîlmekê temaşe bikim, ez ê Spartaka xwe çêkim. Bir film izlemeden önce ödevimi yapacağım. Aynı şekilde oluşturduk. Şimdi aynı şekilde ikinci cümleye bakalım. Em ê bexdanûsan biçînin, maydanozları biçeceğiz, biçmek. O em ê wan bifroşin ve onları satacağız. Şimdi önce maydanozları biçiyoruz. Daha sonra da onları satıyoruz. Birincisi biçmek, ikincisi satmak. Birden sonra iki geliyor. İkiden önce biri geliyor. Şimdi bunu cümleye döküyoruz artık. Piştikan bexdanûsan biçînin, maydanozları biçtikten sonra em ê wan bifroşin, onları satacağız. Berî ku em bexdanûsan bifroşin, maydanozları satmadan önce em ê wan biçînin, onları biçeceğiz demiş oluyoruz. Son örneğimiz havîn germ dibe, havîn dibe, hewa zav germ dibe.
yaz oluyor. Hava çok sıcak oluyor. Şimdi burada benim için yani anlam olarak ben şeyi söylemem değil mi yani? Önce yaz gelecek, sonra hava ısınacak. Benim için önemli olan bu değil. Benim burada altını çizdiğim şey havanın ısınmasının yaz ile birlikte olması, yazın gelmesiyle olması. O yüzden veriku ya da piştiku demiyorum. Ne diyorum? İşte yaz geldiğinde havalar ısınıyor ya da yaz geldiği zaman havalar ısınır. Bunu söylüyorum. Emaku havin dibe, hava zav dibe. Hava çok ısınıyor. Heli hevalin heca em hatin daviya vaneya xwe. Ev vane hinek وانه که وسا هرگولی بو ام ایده متشتم بنگهین me çareser kır nahacem hurgulyan dinerin hava kendireceğim sazlıkın hevi dikim suda var bu. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik ve bu dersimizde böyle biraz uzun cümleler kurmayı öğrendik. Yani çok gramer gibi değildi de biraz ayrıntıya inmek gibiydi. İkinci kurun getirdiği bir şey olarak, bir getiri olarak. Bir dahaki dersimiz yine haftaya Perşembe günü olacak. O zamana kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eğer bunlarda sıkıntı çekiyorsanız, örneğin gelecek zamanda ya da şimdiki zamanda, geniş zamanda bunlarla ilgili çok ayrıntılı derslere zaten birinci kur derslerinden ulaşabilirsiniz. Onu da hatırlatmış olalım. İyi günler arkadaşlar. Heli hevalin heca umxeratın ferga kurdi. İro mijara me diveti u divetiye. Med asta ekem de divetiye bi berfrehi diti bu le ev her du zaftên tevli hevkirin. Ji hêla watê ji hêla rastnivîsê em bala xwe rastnivîsa bidin rastnivîsa wa hinek tên tevli hevkirin ji ber wê jî min xwast em bi hev du rehîn bibin. Arkadaşlar 3. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde diveti ve diveti kavramlarını işleyeceğiz. Diveti tanıdık gelecek çünkü birinci kurda ayrıntılı bir şekilde görmüştük. Zorunluluk tipi olduğunu öğrenmiştik. Ancak bu iki kavram hem yazılış olarak hem de anlam olarak biraz karıştırılıyor. O yüzden ikisini birlikte öğrenelim istedim. Diveti dediğimiz gibi zorunluluk tipi, diveti ise arkadaşlar biraz olabilite, ihtimal belirtiyor bize. Şimdi kullanımlarına bakalım. Em derbasi vanaya xwe peşi em hinek divê dubare bikin. Em mînakek bidin, divê ez biçim. Çi tê fehm kirin? Gavaz bêjim divê ez biçim, diyar e ku ez mecbûrim ku biçim. Ez hekez niçim tiştekî xirab bê çêbe. Divê ez biçim. Pêşî divê tê, piştre kirde tê ji bo hevoka me ez û piştre jî pêveber tê. Biçim. Ev ê di hevokê de bû pêveber. Ev lêkera çûnê çawa tê kişandin? Bi heye ji bo erenî, ne heye bo neyni, rayka deman ha heye çe, û xartafa kesane hiye, wek mînak divê ez biçim ji bo li gorî ez ê hatiye kişandin. Hevano bînin bîra xwe me çi got bû, hemû dem û raweyên ku bi biyê çêdibin, em çawa neyniya wa bi dest dixin, gava em biyê radikin, cêwî de netînin, ew ê dibe neynî. Ev di dema bê de jî wisa ye, divêtî de wisa ye, ferman de wisa ye, gava ez dibêjim biçe. Ew dibe ferman neyniya wî çawa ye, dîsa ez biyê radikim dibêjim neçe. Her tim bi diçe netî dibe neynî. Em lêkera yekem binêrin çûn lêkereke ku zav tê bikaranîn, kokawî tenê çeye, divê ez biçim, divê tu biçî, divê ew biçe, divê em hûn ew biçin. Li gorî kesan, li gorî kirdeyê, qartafên kesanê tê hevano. Wekî din cihê divê her tim aynî kirde xerûye, lêker li gorî kirdeyê tê kişandin. Em li lêkereke din binêrin, xwarin, kokawî tenê xwe ye, em ê neyînî bikin vê lêkerê, em ê çawa bêjin? Divê ez nexwim, divê ez nexwim, divê tu nexwî, divê ew nexwe, divê em nexwin, divê hûn nexwin, divê ew nexwin. Tenê birabû cêwî de nehat. Ew qas. Em li lêkereke pêkhatê binêrin, rabûn ji bûnê bûye rabûn, diyare ku bi pêşkirê çêbûye, di waneya borî de jî me dubare kiribû heke lêkerek bi pêşkirek çêbe, ew bi naye bikaranîn. Ew bi êdî dikeve. Lê ne tê bikaranîn.
Emina kan binerin. Dve ez rabim. Dve tu rabi. Binerin dinavberde rabibim em nabecin. Rabim. Dve tu rabi. Dve ev rabe. Dve em hun ev rabin. Hekez bu hazım neyini bikim? Dve ez diyar bikim ku ev leker neyniye. Ez içi bikim ez neyet benim navbera rau beye. Rau koka demanha. Dve ez ranebim. Dve tu ranebi. Dve ev ranebe. Dve em hun ev ranebin. Evkas hadi. Dveti evkas bu. Arkadaşlar dve'yi zaten birinci kurda ayrıntılı görmüştük. Birazcık da özet geçelim burada. Kullanım olarak dedik ki zorunluluk gibi, örneğin gitmeliyim, gitmemeliyim, yemeliyim, yememeliyim. Bunu ifade ederken kullanıyoruz. Başta her zaman dve'yi kullanıyoruz. Dve, tuttuk bunu. Sonra kırde yani öznemiz geliyor. Örneğin ben için es, dve, es. Sonra da yüklememiz gelecek. Örneğin çün gitmek fiili için dve ez biçim ben gitmeliyim oldu. Peki bu biçim, yüklemim nasıl oluyor? Yani fiilim hangi şekilde kullanılıyor, çekimleniyor? Dveti için bu geliyor başa. Eğer olumsuz yapacaksam b'yi atıyorum yerine ne getiriyorum? Şimdiki zaman kökünü yine kullanıyorum. Ez için kişi ekini kullanıyorum. Yani benim öznem için gelen kişi eklerini kullanıyorum. Bir de arkadaşlar bunun altını çokça çizmiştik. Sadece dveti'de değil. B ile ilgili olan bir sürü biz kip de gördük, zaman da gördük. Bunların hepsinde olumsuz yaparken b'yi atıp yerine ne getiriyorduk? Örneğin emir kipinde böyleydi. Gelecek zamanda böyleydi. Ya da yakın gelecek zaman mesela as the biçim gitmek üzereyim. Orada b'yi gördüğümüz her zaman b'yi atıp yerine ne getirerek olumsuz yapabiliriz cümlemizi. Şimdi fiil örneklerimize bakalım. Çün çokça kullanılan bir fiil. Kökü sadece ç, şimdiki zaman kökü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdiki zaman kökünü bir sürü yerde kullanıyoruz. Yani sadece şimdiki zamanda değil. Bunu da çokça belirttik. O yüzden bunu şu aşamada, ikinci kurda ezberlemeniz önemli. Zaten sıra sıra vermiştik. Çok kullanılanları liste şeklinde verdik. Onları mutlaka ezberleyin. Eğer onlara ulaşmak istiyorsanız da birinci kurun şimdiki zamanla ilgili 3 ayrı dersi vardı. Onlara bakabilirsiniz. Orada liste şeklinde var. Şimdi örneğimize bakalım. Dve ez biçim ben gitmeliyim. Artık sadece özneye göre çekimleyeceğim fiilimi. Bu ve şimdiki zaman kökü aynı kalıyor. Özneye göre hartafa kesane çeşitli işte kişi eklerini getireceğim. Dve ez biçim, dve tu biçi, dve ev biçe, dve em hun ev biçin. Başka birçok kullanılan fiil, huarın yemek yemek fiili. Bunun şimdiki zaman kökü sadece hue. Şimdi burada olumsuz yapacağız. Ne yapıyoruz? Sadece b'yi atıp yerine ne getiriyoruz? Yine rayka demanha yani şimdiki zaman kökü kartafa kesane kişi eki aynı kalıyor. Dve ez nehum ben yememeliyim oldu. Şimdi bunu bütün öznelere göre çekimleyelim. Bütün zamirlere göre. Dve tu nehui, dve ev nehue, dve em hun ev nehun. Zaten çoğullar için olan kişi ekimiz aynıydı. In'dı sadece. In ve neydi? Şimdi de örnekle oluşmuş bir türemiş fiile bakacağız. Rabun fiili. Bu arkadaşlar bun olmak fiilinin başına ra örnekli gelmiş ve rabun uyanmak fiili olmuş. Örnek alarak oluşmuş fiillerde ne dedik? Bu düşer dedik arkadaşlar. Olumsuzunda değil ama olumlusunda b'yi kullanmıyoruz yani. Dve ez rabım ben uyanmalıyım dedik burada. Bakın b'bım değil. Dve ez rabım demiyoruz. Dve ez rabım diyoruz sadece. Dve tu rabi sen uyanmalısın. Dve ev rabe o uyanmalı. Dve emhun ev rabın biz uyanmalıyız. Siz uyanmalısınız, onlar uyanmalılar. Arkadaşlar olumsuzluğunu belirtirken neyi kullanmak zorundayız? Yoksa onun olumsuz olduğunu anlayamayız. Ama neyi yine nerede kullanıyoruz? Örnek ve şimdiki zaman kökünün arasında kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü hep tekrar ettiğimiz bir şey var. Türkçe'de her zaman önemli olan asıl fiil. Burada da asıl fiilimiz bun olduğu için, onun da kökü B olduğu için B'nin önüne getiriyorum ben ekimi. Her zaman asıl fiilin önüne gelerektir arkadaşlar. O yüzden olumsuz yapacaksam nasıl söyleyeceğim bunu? Dve ez ranebim. Dve tu ranebi. Dve ev ranebe. Dve em hun ev ranebin. Bu dvet yani zorunluluk kipinin özeti bu şekildeydi. Nihacem dervasi dve kuyabilirim.
Çoğuk vate dişbe belki ya Türkiye Kurdi de jiye belki. Yani ne teni Türkiye. Dibe ku belki un karın her bir yancı bir karbinin. Em li hevoke binirin. Dibe ku ez biçim amede. Dibe ku ez biçim amede. Em çi fehm dikin ji vir? Dibe ku ez biçim amede li dibe ku ez neçim jî. Yani ne teqeze. Ne sersadî sad ez biçim amede. Tiştekî uzatıneye. Teni ihtimalek heye burada. Dibe ku ez biçim, dibe ku ez neçim. Çawa çedbe binirin. Dibe ku dîsa serîdeye, dîsa kirde hatiye, lêkera me heye, lêker ji çiye pekte dîsa bi ne, dîsa rayeka demanha, dîsa qartefa kesene. Aynıye. Ez kur fehm dikim, ne diveyê dî dibe ku ez dibe ku fehm dikim ku burada ihtimalek heye. Hevano dibe tena serê xwe dibe lêkerê jî xwe ji vir tê lêkera bûnê tê ji lêkera bûnê tê ew qartefa demanha bê koka demanha jî ji bo keseseyên qartefa kesaneyê dibe kabinêrîn çawa pêk tê. Gava kesek ji were bêje wek mînak em qaweyekê vexwin û dikarin bêjin erê dibe dîsa wek ew kê burada. Yani ne teqeziyek ev. Arkadaşlar şimdi Dibeku'yu inceleyelim. Dibeku dedi ki bu olabilir anlamını veriyor. Bilmek anlamını veriyor biraz. Ve belki, Türkçesi belki, Kürtçe'de de çok fazla belki kullanılıyor. İkisini de kullanabilirsiniz. Şimdi cümlemize bakalım. Dibeku ez biçim Ahmet'e. Ahmet'e gidebilirim. Ahmet'e gidebilirim. Ya da belki Ahmet'e giderim. Bu, yani anlam olarak ikisi aynı şey. İkisinde de ihtimal var. %100 değil. Ben Ahmet'e gitmeliyim gibi değil bu. Gidebilirim de gitmeyebilirim de. Burada sadece bir ihtimali konuşuyoruz. Nasıl oluşuyor? Dive'ye çok benziyor arkadaşlar. Dibeku geliyor dive'nin yerine. İhtimal belirtiyor bize. Öznemiz geliyor burada. Bu örnek için ez. Fiilimiz geliyor. Cümledeki yüklemimiz yani. Peki yüklem nasıl oluşuyor? Tıpkı dive'deki gibi. Olumlu için bu, olumsuz için ne? Şimdiki zaman kökü ve kişi eki geliyor arkadaşlar öznemize göre. Bir de arkadaşlar dibeku dedik ki bu bir olabilite veriyor değil mi? Olabilite olmak fiili. Buradan aklınıza kalsın. Bun olmak fiiliydi. Bunun şimdiki zamanda üçüncü kişiye göre çekimlenmesi dibe. Ben dibe dediğim zaman olabilir anlamını veriyorum. Örneğin biri size bir şey teklif ettiğinde dibe ederseniz olabilir. Bu anlama geliyor. Aslında dibeku da biraz buradan geliyor. Yani o olabiliteyi veriyor bize. Bunun şimdiki zaman kökünün B olduğunu söyledik. D şimdiki zaman eki. Ise üçüncü kişiye göre kişi eki. Arkadaşlar bunu belki ile oluşturacak olursak bu cümleyi. Belki ez biçim Ahmet'e. Bunu her durumda ikisi yerine kullanabilirsiniz. Şimdi örneklerimize bakalım. Nahalcem miyake xwebinirin. İro hava bi awre dibeku baran bibare. Em havayı dinlerim. Dibêjin îro bi ewre. Dibeku bibare lê dibeku nebare jî. Ne teqeze, ne sadî sede. Dibeku ez min hêsan bibe. Ama dibeku nebe jî. Dîsa ne sadî sede. Tev ihtimale. Und dikarin cihê dibekuyê de belkê jî bikarbînin. Wek girde belki em vê havînê biçin welêt. Belki em neçin jî. Dibeku em neçin jî. Tev jî çê dibin. Dîsa hemûyan da ihtimal nevano. Dibeku ez careke din te bibînim, lê dibeku nebînim jî. Kabinêrîn digirde jî neyniye. Dibeku ew neçin mêvandariyê, lê dibeku biçin jî. Yoksa dibeku biçin jî. Gorî ew ê hatiye kişandin. Karê min zehf e. Dibeku ez dereng werim malê. Dîsa ne sersa dîsa de ji ber ku dibeku zû werim. Yani karê min heke biqede ez ê zû werim. Ne sersa dîsa de. Arkadaşlar burada belki ve dibeku ile ilgili örnekleri görüyoruz. Şimdi tek tek bir bakalım. İro hava bi awre, dibeku baran bibare. Bugün hava bulutlu, yağmur yağabilir. Ya da belki yağmur yağar. İkisi de anlam olarak aynı. Ben havaya bakıp yağmurun yağma olasılığının yüksek olduğunu biliyorum. Ama hala bir ihtimal. Ben hala yağmurun yağdığını görmüyorum. Belki diyorum. Belki yağar ama belki de yağmaz. Yani %100 bir kesinlik yok. Dibeku azmin hesam bibe. Sınav kolay olabilir. Kolay olabilir de ama olmayabilir de. Bu bir
Sadece öngörü. Bu bir kesinlik değil. O yüzden dibeku'yu kullanıyorum. Bunun yerine belki de kullanabilirsiniz. Belki ezmin hesam be. Böyle de diyebilirsiniz. Belki ve havine biçim velet. Bu yaz memlekete gidebiliriz. Ama gitmeyebiliriz de. Yine sadece bir ihtimal. Dibeku ez carekedin de ne binim. Belki seni bir daha görmem. Yine bu sadece bir ihtimal. Ve burada olumsuz halini görüyoruz. Ditin, görmek fiilinin şimdiki zaman kökü bin. Arkadaşlar bu bin olacak şapkalı. Ne binim. Bin şimdiki zaman kökü. Olumsuz yaptık. Ne getirdik başına? Ise kişi eki ez için. Dibeku ev ne için meyvandariye? Onlar meyvan misafirdi. Meyvandari misafirlik oldu artık. Onlar misafirliğe gitmeyebilir ya da belki onlar misafirliğe gitmezler belki de kullanırsam. Ama gidebilir de yine hep ihtimal var burada. Karimin zahfe, işim çok. Dibeku ezderenk verim mali. Eve geç gelebilirim ya da belki kullanacaksam belki ezderenk verim mali. Belki eve geç gelirim. Yine hepsinde ihtimal var. Hem de metn ekibinlerin ha ev metna himkereye çünkü burada rupeleji dibinin karin leşbinlerin divre duke sene felatu sinem eminaha bıkarana dibeku belki binlerin hevalno peşem binerin felat beje sinem yepiş dizaninge hiç çibiki vakit tuji dizani ezebibim parezer eze sağla peşin staçe bikim dibeku ez pişti ve dest bir lisansa bilind bikim. Tuye çibiki kabnerin dibeku ez pişti ve dest bir lisansa bilind bikim le dibeku ne kimci ne sersadıysa der ihtimal edifirde. Ez kari rojname geriye bikim. Dibeku ez televizyon ekide bixabitim. Disem dibeku edibinin le dibeku ez ne xabitim ev ne teqaziye ihtimal heyci. Ez duxwazim ji bo televizyonan nûçegihaniye bikim. Xostekekiye li gorî wî xostekî ihtimalekî ye ji bo felatê. Tu yê li Îstanbolê bimînî? Nizanim dibe ku ez biçim Amedê. Çixwe ev nizanim hinek îpucu jî dide me. Nizanim dibe ku biçim dibe ku neçim jî ne diyare yani ihtimalê ji bo me. Belkî ez jî li Amedê bixebitim. Kabinêrin. Belkî ez jî li Amedê bixebitim. Belkî nexebitim jî. Belki nexebitim jî tenê ihtimale. Felatçı dibece başı. Arkadaşlar burada Hinter'den aldığım bir metin var. Sayfa sayısı 55, ikinci kurun 55. sayfası. Siz de bakabilirsiniz isterseniz. Burada dibeku ve belki'nin kullanıldığı cümleler var. Şimdi hep birlikte biraz bakalım. Sinem ki pişti zanige çıbiki. Diyor ki bu tipik bir gelecek zaman cümlesi. Üniversiteden sonra ne yapacaksın diyor. Bakın yine böyle oluşmuş. Gelecek zaman çünkü. Vakit tuji dizani ezebibim parezer. Senin de bildiğin gibi, bakın bu bir kalıp, bunu ezberleyebilirsiniz. Vakit tuji dizani, senin de bildiğin gibi, senin de bildiğin üzere. Ezebibim parezer. Yine bir gelecek zaman cümlesi görüyoruz. Ben avukat olacağım. Eze sağla peşin staj yapıyorum. İlk sene sağla peşin staj yapacakmış. Dibeku ez piştivi des bir lisansa bilind bikim. Belki ondan sonra piştivi lisansa bilind yüksek lisans arkadaşlar. Yüksek lisans yaparım. Diyor ki ondan sonra yüksek lisans yapabilirim diyor. Yine bir ihtimalden bahsediyor. Bir kesinlik yok. Arkadaşlar yüksek lisans yapmalıyım deseydi Sinem nasıl söyleyecekti bunu? Sadece dibeku'yu kaldırıp yerine dive getireceğiz. Dive ez piştivi des bir lisansa bilind bikim. Ondan sonra yüksek lisansa başlamak zorundayım demiş oldu burada. Diye çibiki sen ne yapacaksın? Ezekari rozname geriye bikim. Ben gazetecilik yapacağım. Dibeku ez de televizyon ekide bixabitim. Dibeku ez de televizyon ekide bixabitim. Diyor ki bir televizyonda çalışabilirim. Çalışabilirim. Ez duxwazim ji bo televizyonan nûçeganiye bikim. Ben televizyonlar için muhabirlik yapmak istiyorum diyor. Bakın burada bir isteği var ve ona göre bir ihtimalden bahsediyor. Bu isteği doğrultusunda. Tüyeli İstanbul'u bimini. Yine bir gelecek zaman cümlesi görüyoruz. İstanbul'da mı kalacaksın? Bu man fiilinin şimdiki zaman kökü sadece mindi. Bimini, tuye bimini gelecek zaman cümlesi kurduk. Nizanım. Bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi size
bir şey hatırlatayım. Birinci kurda bunu görmüştük. Normalde geniş zaman ve şimdiki zaman yanıtı kullanılan yerlerde ez dişim gidiyorum, ez naçım gitmiyorum. Hep nail olumsuzluk yapıyorduk. Sadece iki fiil vardı n ile olan. Bunlardan biri zanim yani bilmek fiiliydi. Örneğin bunun olumlusu zanım, olumsuzu zanım. Diğeri ise karim yani yapabilmek fiiliydi. Dıkarım yapabilirim, nıkarım yapamam. Onda bir bilgisini verelim. Dibe ez biçim Ahmet'e. Ahmet'e gidebilirim. Eğer zorunluluk olsaydı yine burada nasıl diyecektik? Dive ez biçim Ahmet'e. O dive'den ben anlayacaktım ki ben Ahmet'e gitmeliyim, gitmek zorundayım. Bir zorunluluk var orada. Belki ez jili Ahmet'e bakabitim. Belki ben de Ahmet'te çalışırım. Başe. Peki iyi diyor. Dive an dibe kun. Nihami her can benim bahevdu. Em duhab minaken vek hev binerin. Dive ez biçim zanıngehe. Dibe ku ez biçim zanıngehe. Li her du minaken binerin. Cuda hiçye. Dive ez biçim. Dibe ku ez biçim. Dive ez biçim zanıngehe de selsa disat takaziyek heye. Takazı dive ez biçim. Yani ihtimali gidin bo mümküneye. Dive takaz ez biçim. Dibe ku'ye de ya hevoka duyem de dibe ku ez biçim zanıngehe burada ihtimal heye. Dibe ku biçim, dibe ku ne çimşi. Ne takazi tüneye divirde. Arkadaşlar şimdi ikisinin yan yana olduğu aynı cümleyi görüyoruz. Biri dive ile oluşturulmuş, biri dibe ku ile. Karşılaştıralım. Dive ez biçim zanıngehi, üniversiteye gitmeliyim. Dibe ku ez biçim zanıngehi, üniversiteye gidebilirim. Dive ve dibe ku bu tek cümlenin anlamını değiştiriyor. İki anlam veriyor bize. Dive ile kullandığım cümlede kesinlik var. Takas kesin demek ya bir kesinlik var. %100 var. Dibe ez biçim kesin gitmeliyim. Dibe ku ikinci cümlede dibe ku ez biçim zanıngehi yani üniversiteye gidebilirim ama gitmeyebilirim de bir ihtimal var. İhtimal ekeye burada. Yani %50 ihtimal. Gidebilirim de gitmeyebilirim de. İkisinin yazılışına da bakın arkadaşlar. Dibe şapkalı dibe ku şapkasız Yani ikisi çok karıştırılıyor. Dibe ku yazan çok var ama dibe ku bu dibe Bu da dive yani biri şapkalı biri şapkasız. Yazılışını birbirine karıştırmayın o yüzden. Bir de dive ku diyen var. Mesela ku'yu dive ile birleştiren var. Yok arkadaşlar. Dive tek başına, dibe ku birlikte. Yani yazılış olarak, doğru yazmak olarak buna dikkat edin. Anlam olarak da dediğim gibi dive'de kesinlik var. Dibe ku'da bir ihtimal var. Nahacem derbasi hindarya xobibin. Burada hevok hene emeli gori kevane kevaneka biguherine. Serimin değişe eze biçim nehoşkaneyi. Emin ve hevoke bir divetiye disa saz bakın. Serimin değişe tamam. Nahazi divey bir karbine. Dive daha seri. Ve ez biçim nehoşkaneyi. Arkadaşlar serimin değişe başım ağrıyor. Diyeceğiz ki işte hastaneye gideceğim diyor. Bunu divet yani sorumluluk kipiyle oluşturacağız. Ne diyeceğiz? Başım ağrıyor. Hastaneye gitmek zorundayım. Serimin değişe tamam başım ağrıyor. Şimdi hastaneye gitmek zorundayım. Zorunda anlamını vermek için dive başa geliyor. Ben için ezi kullanıyorum. Fiilimi kullanıyorum. Biçim yine bu ile oluşturdum. Şurada gelecek zaman cümlesi ama bu gelecek zaman cümlesi değil. O yüzden kullanmayın burada. Ve ez biçim nehoşhaneye. Hastaneye gitmek zorundayım. Bir de arkadaşlar kafanızı karıştırmak istemiyorum ama Kürtçe'de bazen nesnenin sona geldiğini görüyorsunuz. Bunun üstüne belki ileride ayrı bir ders yaparız. Bu çok böyle kitaplarda yer almayan bir kural. Şöyle söyleyeyim. Pozisyon olarak yer değiştirdiğimiz fiillerde genelde o dolaylı tümleç, Türkçedeki dolaylı tümleçe karşılık gelen kavram sona gidiyor. Örneğin çun gitmek fiili. Hatin gelmek fiili. Bakın bir yerden bir yere geliyoruz. Pozisyon değiştiriyoruz. Es hatin mali. O yüzden o mali sona gidiyor. Ya da ketin düşmek fiili. Es ketim erdi. Ben yere düştüm. Pozisyon değiştirdiğimiz fiillerde o dolaylı tümleç hep sona gidiyor arkadaşlar. Bu da dediğim gibi yani kitaplarda bulmayacağınız bir özellik. Aklınızda olsun eğer hani bazen derseniz niye eze, şi ve buhum ben yemek yiyeceğim dediğimizde yemek niye sonda değil de eze biçim male dediğimizde male niye sonda. Bu yüzden arkadaşlar eğer bir fiil hareket belirtiyorsa, pozisyon değiştiriyorsa bunlarda dolaylı tümleç kavramına gelen o aslında biz bunlara da nesne diyoruz. En arkaya gidiyor, cümlenin sonuna gidiyor. Ceyran tüneye elektrikler yok. Tıbecin hatta var için naye.
akşama kadar işte gelmeyeceğini söylüyorlar. Ama ve hevoki bir dibe kuyu çekinç berku cuvateci diyarı dibejin hatta varıcı nayeyle takaz nizanı tenevulsa dibejin. Burada bir aslında bunun cümleden bunun bir ihtimal olduğunu zaten anlıyoruz. Akşama kadar gelmeyeceğini söylüyorlar ama bu kesinlik değil. Akşama kadar gelmeyecek demiyorlar yani. Yani orada bir ihtimal var sadece. Bunu dibeku ile oluşturacağız. Emi çava beşin ceyran tuneye dibeku hatta evareji neyi? Elektrikler yok. Belki akşama kadar da gelmeyecek. Gazete dikin vere vederi. Gazete dikin vere vederi. Seni çağırıyorlar. Buraya gel. Şimdi bunu dvetiyle oluşturacağız. Zorunluluk kipiyle oluşturacağız. Parantezin içinde verilen kavram kip. Nasıl söyleyeceğiz bunu? Gazete dikin seni çağırıyorlar duruyor. Karşımızdakine sesleniyoruz ikinci kişiye. Bunu nasıl söyleyebiliriz? Gazete dikin dvetuveri vederi. Emir kipinde ne yapıyoruz? Vere. Bu artık gel demek oluyor. Ama dvetide nasıl söyleyeceğiz bunu? Dvetuveri. Her ne kadar emir verirken tu söylememize gerek yoksa da dvetide bu var. Hevalemin duhazın hini kurdi bibin. Arkadaşlarım Kürtçe öğrenmek istiyorlar. Ev de fikrin kubiçin enstitüye kurdi. Onlar Kürt enstitüsüne gitmeyi düşünüyorlar. Şimdi zaten düşünüyorlar. Buradan aslında bir kesinlik olmadığını anlıyoruz. Enfem dikin ku dvile takazitüne ihtimal ki. Nexoyme çava bejin hatta vederi bi hemen şekli dimine yadında emi edi çok diyar emi dibe kuyu bikarbinin. Hevalemin duhazın hini kurdi bibin. Dibeku ev bütün enstitüye kurdi. Zaten burada düşünüyorlardan onun ihtimal olduğunu anlıyoruz. Arkadaşlarım Kürtçe öğrenmek istiyor. Onlar Kürt enstitüsüne gidebilirler. Yani, ya da şey edebiliriz. Belki ev bütün enstitüye kurdi. Belki Kürt enstitüsüne giderler. Bu şekilde de kullanabiliriz. Gele varin heja em hatin davya vaneye xwe. Vaneye ki xoç bu yani jana rojane de em jarzat tepkayan uzav derdi ke ve peşame. Şber ve şimdi fasem hevdu her duyan sarru bikin u him bibin. Hatta vaneye kedin xobaç binerin bixatre ve arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Bu kolay bir dersti. Zaten yarısını daha önceki burada görmüştük. Ancak dediğim gibi bu ders bunu ayrı olarak ders gibi işlememizin nedeni ikisinin çok fazla karıştırılıyor olması ve günlük hayatta çok fazla kullanılıyor olması. Umarım siz de artık ikisinin ayırdığına varabilirsiniz. Farkını öğrenmişsinizdir. Bir dahaki dersimize kadar görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Havalên hêja û xêratê pêda Kurdî îro micara me cinavka vegerok xwe ye ez bawer dikim ku hûn ji wisa difikirin ev xwe zaf tê bikaranîn. Di vê waneyê de em ê hînî bikaranîna wê bibin ka di kîjan rewşan de tê bikaranîn. Gava çi dibe em dibêjin xwe. Arkadaşlar 4. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde cinavka vegerok xwe kavramını işleyeceğiz. Artık cinav biliyorsunuzdur zamir demekti. Yani bir zamir türünü işleyeceğiz aslında. Peki hangi zamiri? Cinavka vegerok arkadaşlar dönüşlülük zamiri demek. Dönüşlülük zamiri. Veger zaten dönmek demekti. Oradan geliyor. Türkçe'de bunun karşılığı dönüşlülük zamiri kendi var. Ama Kürtçe'de bunun karşılığı hue. Yani dönüşlülük zamiri hue. Kullanımı ise Türkçe'dekinden farklı. Onun da bilgisini verelim. Çünkü Türkçe'de arkadaşlar işte kendi, kendim, kendisi ve onu kişilere göre söyleyebiliyoruz ama hue asla hiçbir eki almaz. Hep böyle alındır. Hüküm eki almaz, kişi eki almaz, hiçbir eki almaz. Böyle sade olarak kullanılıyor. Şimdi ilk dersimize geçelim. Em peşimet nafı bıhının. Navimin sozları. Kuşkeke min heye. Navi huşkamın ruşene. Ezu huşkafı sıbıhan zuradbın. Ez buxu hişyar dibim. U xuşka xwe jî hişyar dikim. Em piştî taştê spartekên xwe çêdikin û derdikevin derve ji xwe re dilîzin. Ez ji xuşka xwe zaf hez dikim. Arkadaşlar burada bir metin var ve burada xwe'nin
farklı farklı kullanımları var. Yani hepsi aynı kullanım değil. Şimdi biraz analiz edelim bu metni, inceleyelim. Benim adım Sözdar, bir kız kardeşim var. Kız kardeşimin adı Ruşen'dir. Tamam, buraya kadar biliyoruz zaten. Ez huşka xwe sıbahan surat bin. Ben ve kız kardeşim sabahları erken uyanırız ya da erken uyanıyoruz. Bakın bir kullanımı burada. Ben ve kız kardeşim. Arkadaşlar şöyle bir ipucu vereyim. Bunu bizim öğrencilerimiz de çok soruyor. Hatta bu yanlışı da çok yapıyorlar. Benim kız kardeşim dersem huşkamın doğru bir kullanım. Ama kız kardeşim, yani mantık olarak direkt kız kardeşim böyle söylüyorsak huşka daha doğru. Birazdan çok ayrıntılı bunun kullanımını göreceğiz. Ez bixwe hişyar dibim û huşka xwe jî hişyar dikim. Bakın burada da bir xwe görüyoruz. Ez bixwe hişyar dibim. Ben kendim uyanıyorum. Burada ne var arkadaşlar? Burada vurgu var değil mi? Biraz vurgu var burada. Huşka xwe jî hişyar dikim az önce gördüğümüz kullanım. Kız kardeşimi. Bakın yine benim kız kardeşim demiyorum. Kız kardeşimi diyorum. Bu kullanımda xwe kullanıyorum. Ve kız kardeşimi de uyandırırım ya da uyandırıyorum. Em pişti taşçı Spartak'ın xwe çêdikin. Biz kahvaltıdan sonra ödevlerimizi yapıyoruz. Bakın yine tıpkı buradaki gibi benim ödevlerim demiyorum. Ödevlerimi ya da ödevlerimizi diyorum. O yüzden yine xwe kullandık. U derkevin der ve çıkarabilirsin. Bu da Türkçe'de olmayan bir kullanım ve dışarı çıkıyoruz. Kendimize oynuyoruz. Aslında bunu motomot çevirsek böyle. Zaten bu Türkçe'de de çok fazla tiye alınan bir konu. Kendime gidiyorum, kendime çalışıyorum, kendime gidiyorum. Ama arkadaşlar Türkçenin mantığında bu var. Yani çünkü dillerin mantıkları birbirinden farklıdır. Tabii ki doğrudan Türkçe'ye çevirince ya da Türkçe düşünüp Türkçe söyleyince böyle şeyler olabiliyor ama dediğim gibi yine bunun bir temele dayanan bir konu. Böyle bir kullanım Türkçe mantığında var. Yani kendimize oynuyoruz, böyle kendi halimizde oynuyoruz gibi belki düşünebilirsiniz. Ezce huşka xwe zafez dikim. Yine tıpkı şuradaki kullanım. Ben kız kardeşimi çok seviyorum. Yine benim kız kardeşim demiyorum. Kız kardeşimi diyorum. Bunları tek tek açıklayacağız bu gramerlerine göre analiz ederek. Em li pêşî rewşa yekem binêrin. Bireser û kirde hema kes bin. Ango bireser vegere li ser kirdeyê cînavka vegerok xwe tê bikaranên. Çi dibêje di vir de hevanû? Dibêje bireser û kirde yek kes bin, heman kes bin. Yani keseke duyem tune ye. Tenek yek kes heye. Em mînaka vederê binirin. Ez xwe dibînim. Kabinêrin ez xwe dibînim. Ez û xwe di vir de heman kesin. Kesek tene heye. Keseke duyem tune ye. Her du jî ev kesin. Ji ber wê em cînavka vegerok xwe bikartînin. Ez xwe nabînim, dîsa neyniya wê heman kesin ez xwe bikartînim. Tu xwe dibînî, dîsa heman kesin. Tu xwe yani her du jî kesan jî kesa duyemin. Kesekî ku hemberî me wek numune. Ji ber wê dîsa dikarin bikarbînin. Tu min dibînî. Di vir de em êdî xwe nikarin bikarbînin hevarno. Ji ber ku ev kesa duyeme, an jî kesê duyeme. Ev jî kesa yekem, an jî kesê yekeme. Du kes hene di vir de ne kesek. Ji ber wê em êdî nikarin di vir de xweyê bikarbînin. Arkadaşlar birinci durum rewşa yekemde diyor ki bireser û kirde heman kesbin. Yani nesne ve özne aynı kişi ise, yani nesne tekrar özneye dönerse, özneyi işaret ederse bize bu dönüşlülük zamiri xwe kullanılıyor. Şu örneğe bakalım bir. Ez xwe dibînim. Ben kendimi görüyorum. Bakın burada ben dediğim kişi ve kendim diye kastettiğim kişi aynı kişiler. Yani toplamda bir kişi var burada, iki kişi yok. Yani özne ve nesne aynı kişiyi gösteriyor. O yüzden burada xwe kullanıyoruz. Dediğim gibi belki Türkçesini düşününce evet Türkçede de ben kendimi diyorum ama xwe ile Türkçedeki kendi biraz kullanım olarak birbirinden farklı. O yüzden öyle düşünmeyelim. Şuradaki örneklere de bakalım. Ez xwe nabînim. Ben kendimi görmüyorum. Yine aynı şekilde tek bir kişi var. Tu xwe dibînî. Sen kendini görüyor musun? Bakın burada da aynı kişiler. Yani ikinci tekil kişi var her iki durumda da. O yüzden yine xwe kullandım nesne yerine. Üçüncü örnekte tu min dibînî. Burada arkadaşlar sen beni görüyorsun. Bakın sen ve ben farklı kişiler. Artık burada iki kişi var. O yüzden ben burada artık xwe'yi kullanmıyorum. Belli hevanı nihac em werin rewşa diyem. Dibêje çi bireser têkildarê kirdeyê be cînavka vegerok xwe
tê bikaranîn. Ev hevokekî giring e bi ser têkildarê kirdeyê be. Yani alaka wî bi kirdeyê ve hebe em dîsa xweyê bikartînin. Wek em mînakeyan binirin, ez destên xwe dişom. Ev destên kî ne hevalino? Têkildar yani alaka wî bi kî ye? Îsa bi ezê heye ne wisa ev destên heman kesê ne têkildarin. Ji ber wî jî divê ez birde xweyê bikarbînim. Ez êdî nikarim bêjim ez destên min dişom. Ji ber ku ev destên min in, ez divê têkildarin, ez divê êdî birde xweyê bikarbînim. Em mînakên binirin, ez Spartaka xwe çê dikim. Dîsa Sparteka min e, bi min re têkildar e. Ji ber wî jî divê ez birde xweyê bikarbînim. Ez nikarim bêjim ez Sparteka min çê dikim. Ev êdî şaş e. Ji ber ku Spartek yani Sparteka min e xwe hewce tune ez birde cardim bêjim min. Divê ez bêjim ez Sparteka xwe çê dikim. Hevano ez birde dikarim bêjim ez Sparteka wê çê dikim, ez Sparteka wan çê dikim, ez Sparteka te çê dikim. Ez her tiştê dikarim bêjim. Lê tenê nikarim bêjim Sparteka min. Ji ber ku ew êdî têkildarê kirdeyê heye dûr de. Em mînaka din binêrin, em Sparteka xwe çê dikin. Dîsa kabinêrin Sparteka xwe têkildarê em ye, em dikarin bikarbînin. Lêk em bêjin em Sparteka me çê dikin, virde êdî şaş e. Çima? Bi heman şeklî hevano. Çikû Sparteka me ye, têkilî heye di navbera wan de. Êdî divê ez virde xweyê bikarbînim. Ez bibêjim em Sparteka xwe çê dikin. Em mînaka din binêrin, em Sparteka min çê dikin. Ev jî rast e hevano. Çima rast e? Kabinêrin êdî ji ber ku têkilî tune ye. Sparteka min e, lê em çê dikin. Êdî ji ber ku têkilî tune ye, ez virde xweyê bikar nayînim. Hewce tune ez xweyê bikarbînim. Arkadaşlar ikinci durumda diyor ki nesne özneyle alakalıysa dönüşlülük zamiri xwe kullanılıyor. Peki bunu nasıl açıklayabiliriz? İlk örneğe bakalım. Ez destên xwe dişom. Ben ellerimi yıkıyorum. O eller bana ait değil mi? Benimle alakalı. Benimle alakalı olduğu için şuradaki kuraldan ötürü benim xwe'yi kullanmam gerekiyor. Destên xwe dediğim aslında kendi ellerim olduğu için ben burada kullanmalıyım. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Mantık olarak bu ilk slaytta dediğimiz gibi ben ellerimi yıkıyorum. Bunun doğrudan çevirisi böyle. Ben ellerimi yıkıyorum. Şimdi şuradaki kullanıma bakın. Ez destên min dişom. Ben benim ellerimi yıkıyorum. Bu saçma olur değil mi? Eğer ben benim ellerimi yıkıyorum dersem. Yanlış olur. Eller zaten bana ait olduğu için, yani alakalı olduğu için, o yüzden benim burada xwe'yi kullanmam gerekiyor. Ez destên xwe dişom demem gerekiyor. Burada eğer benimle alakalı olmasa o eller başkasının elleri olsa ez destên wê dişom, ez destên wan dişom, ez destên te dişom her şey olabilir. Ama eğer alakalıysa xwe kullanmak zorundayım. Şöyle bir ipucu verebilirim örneğin. Buradan neyi çıkarabilirsiniz? Ezle min olmaz. Tu ile te olmaz. Ev ile vi ve olmaz. Ya da em ile me olmaz. Hun ile ve olmaz. Çoğul olan ev ile wan olmaz artık. Eğer alakalıysa arkadaşlar xwe kullanılmalı. İkinci örneğe bakalım. Ez Spartaka xwe çê dikim. Ben ödevimi yapıyorum. Ben burada ödev benim olduğu için xwe'yi kullanıyorum. Ez Spartaka min çê dikim. Ben benim ödevimi yapıyorum. Artık yanlış. Niye? Çünkü zaten o ödev bana ait olduğu için, benimle alakalı olduğu için xwe kullanmak zorundayım. Em Spartaka xwe çê dikin. Biz ödevimizi yapıyoruz. Ödev bize ait, bizim ödevimiz. Burada yine nesne ve özne birbiriyle alakalı. O yüzden yine xwe'yi kullandım. Ödevimizi yapıyoruz. Ama dersem ki biz bizim ödevimizi yapıyoruz. Bu artık yanlış olur arkadaşlar. Yani anlam olarak da saçma, gramer olarak da saçma olur. Eğer alakalıysa o kendi anlamını vermek zorundayız. O yüzden yine az önce söylediğim gibi işte ezlemin nasıl olmuyorsa emle me de olmuyor örneğin. Mesela şey de diyebilirsiniz. Tu Spartaka te çê dike. Yanlış. Tu Spartaka xwe çê dike. Ya da ew Spartaka wî çê dike. Bu eğer aynı kişilerse yanlış arkadaşlar, alaka varsa. Ev Spartaka xwe çê dikedir doğrusu. Em Spartaka min çê dikin. Biz ödevimi yapıyoruz. Bakın bu da doğru. Niye? Çünkü
biz benim ödevimi yapıyoruz. Artık benim ödevim. Ama öznem biz. Artık birbirleriyle alakaları yok. O yüzden burada xwe kullanmak zorunda değilim. Yani bu alakalı olduğu kişi ve yani özne ve nesne alakası varsa xwe kullanmalıyım. Ama bakın burada artık ödev başka birinin ödevi. Öznem başka bir özne. O yüzden kullanabilirim. Bir de arkadaşlar, şimdi ben size dedim ya işte ev Spartaka wiç dike. Biri bana böyle söylerse, örneğin biri bana derse ki ev Spartaka hoç dike, ben anlarım ki işte ev dediğim kişi Zelal olsun ve Zelal kendi ödevini yapıyor. Bunu anlarım. Ama ev Spartaka wiç dike derseniz, yani biri bana böyle bir şey derse ben anlarım. O başka birinin ödevini yapıyor anlarım. Aslında tam da söylemek istediğim bu. Eğer başka biri ise tamam, problem yok. Ama aynı kişiyi kastetmek istiyorsanız xwe'yi kullanmak zorundasınız. Eminha liminakin ravşa duyan binerin diysa, me çi got bireser tekildarı kırdeye be cinavka ve gerek xwe tep karanin. Em destin xwe dişon dibe. Em destin min dişon dibe. Çiver ku edit burada destin minin le kırdet iştekidine ez edine mecburum xwe'yi bikarbînim. Ez o xuşka xwe diçin malê. Xuşka min ne yoksa bimira tekildare. Ciber wî hewce tune ez bêjim ez o xuşka min. Ve minake xwendekar me zav dinivîsin jî ji me re jî dibêjin lê wek bikaranin ev rastire ez o xuşka xwe ciber ku ev xuşka min e ji xwe hewce tune ez cardim bêjim ez o xuşka min. Bak ez o xuşka min diçin malê. Qels dimîne hevano. Ciber ku tekilî heye dibe ez bêjim ez o xuşka xwe. Em yadim binerin ez o xuşka wê diçin malê. Ka binerin ev rast çima ciber ku êdî xuşka keseke dine. Êdî bi ezê re tekilî tuneye. Ciber wî jî ne hewce ez xweyê bikarbînim. Ka binerin xuşka keseke dine. Ew birayê xwe li zanîngehê dixwînin. Ez çi fehm dikim ji vê hevokê? Ew bila navê ew bila jinek be, bila Zelal be wek nimûne. Birayê xwe êdî birayê Zelalê ye. Bila navê jî Elî be, Zelal û Elî li heman zanîngehê dixwînin. Lê ez bêjim ew birayê wî, ez êdî dibêjim Zelal û wek birayê keseke din li zanîngehê dixwîn. Êdî teklî namîne ez bikarbînim. Ez û birayê wê li zanîngehê dixwînin wek niha min vegot, êdî birayê kesekî din e, êdî bira ne birayê min e. Ez û birayê wî. Kabine birayê din ne birayê min. Heke birayê min bûye min vegota ez û birayê xwe li zanîngehê dixwînin. Arkadaşlar burada tam oturtacağımız örnekler var. Bir tek tek bakalım. Em destên xwe dişon, biz ellerimizi yıkıyoruz. O eller bize ait, yani nesne ve özne alakalı. O yüzden kullanım doğru ve biz bizim ellerimizi yıkıyoruz demiyoruz. Biz ellerimizi yıkıyoruz diyoruz. O yüzden xwe kullandık ya da ikinci bir teyit etme metodu olarak. Em destên min dişon, biz ellerimi yıkıyoruz. Artık burada nesne ve özne birbirinden bağımsız. O yüzden xwe kullanmama gerek yok. Doğru bir kullanımdır. Ez û xuşka xwe diçin malê, ben ve kız kardeşim eve gidiyoruz. Bu doğru arkadaşlar ama öğrencilerimizin çokça kullandığı ez û xuşka min. Böyle derseniz ez û xuşka min diçin malê, ben ve benim kız kardeşim eve gidiyoruz oluyor. Bu da biraz gramer olarak yanlış oluyor açıkçası arkadaşlar. Eğer alakalıysa xwe dememiz daha doğru. Ez û xuşka wê diçin malê, ben ve onun kız kardeşi eve gidiyoruz. Bakın artık benimle alakası yok. Artık benimle bir alakası yok. O yüzden ben ne yapıyorum? Xuşka diyorum, artık burada xwe kullanmama gerek yok. Parantez içinde de zaten xuşka keseke dine. Yani kız kardeş başka birinin kız kardeşi. Şu özneden bağımsız birinin kız kardeşi. Ew birayê xwe li zanîngehê dixwînin. O ve erkek kardeşi üniversitede okuyorlar. Ben bu xwe'den anlıyorum ki erkek kardeş o dediğim kişinin erkek kardeşi. Ama bir alttaki örnekte ez û birayê wî li zanîngehê dixwînin, ben ve onun kardeşi üniversitede okuyoruz. Bakın artık ez û birayê xwe diyemem. Ben ve kardeşim diyemem. Buradan ne anlıyorum? Erkek kardeş başka birinin erkek kardeşi. Artık alaka yok birbiri arasında. Em niha jî li rewşa sêyan binerin ji bo kirpandina kirdeyê cinavka vegero xwe tê bikaranîn. Kirpandin hevano hemwatê min peyvê li vir hene hûn jî dikarin binêrin. Em li mînaka binêrin. Ez bi xwe wisa difikirim. Ez çi dikim di vir de? Ez ê xurt dikim.
Ez bu xwe wisa difikirim. Ew bi xwe naxwaze were, dîsa ew ê xurt dikim. Em bi xwe diçin, dîsa em ê xurt dikim. Hûn bi xwe bi me re xeber nadin. Wek me tiştek nekiriye, hûn bi xwe xeber nadin. Ez tenê dikarim bêjim, hûn bi me re xeber nadin. Lê heke ez bêjim, hûn bi xwe bi me re xeber nadin, ez dûr da êdî bi nêwî xêz dikim, dikirpînim hevano, dikirpînim êdî. Arkadaşlar, üçüncü durum ise ji bo kırpandığına kırdeyi öznenin vurgulanması için dönüşlük zamiri kendi kullanılır arkadaşlar. Örneklere bakalım. Yani vurgu yapmak için kullanıyoruz. Ez bu xwe fikrim. Ben kendim böyle düşünüyorum. Ben kendim düşünüyorum. Bakın beni böyle şey yaptım, güçlendirdim. Orada vurgu yaptım. Ev bu xwe naxwaze were. O kendi gelmek istemiyor. Daha doğrusu Türkçe çevirince o kendisi gelmek istemiyor. Yine onu ne yaptım ben? Vurguladım değil mi? Altını çizdim. Em bu xwe için biz kendimiz gidiyoruz. Yani böyle başka biri değil. Biz kendimiz gidiyoruz. Yine kuvvetlendirdim arkadaşlar burada. Hûn bu xwe bi me re xeber nadin. Siz kendiniz bizimle konuşmuyorsunuz. Yani biz bir şey yapmadık ama siz kendiniz konuşmuyorsunuz. Yine ne yapıyorum burada? Vurguluyorum arkadaşlar. Kan nişaya xwe binêrin di kurmancî de cinafka ve gerok xwe her tim xwariye. Ji ber ku qartafan da wan kesan her wekî din nagre, zayendê mejerê jî diyar nake. Arkadaşlar diyor ki bu notta, Türkçe'de kurmancı de dönüşlük zamiri olan xwe her zaman yalın haldedir. Hiçbir ek almadığı için, işte büküm eki, kişi eki ve benzeri ekler almadığı için cinsiyeti ve sayıyı da belli etmez arkadaşlar. Biz xwe'ye bakarak cinsiyet ya da işte tekillik çoğulluğu anlayamayız. Örneklerine bakalım. Numuneyan binerin. Zilan xwe dibîne, divir de xwe êdî mêye, ne usta zilan xwe jine êdî mêye. Lêkez bêjim elî xwe dibîne, hewcetine ez qartafek bînim vir, lê ez fehm dikim ku ew êdî bû elî yani mêrem qala mêrekî dikin êdî. Yani zayen nêre êdî. An jî heke zarok xwe dibînin, divir de ez ji vê nêfhem dikim ku pirijmarin, ne usta kabûnerin. Her tim xwe, her tim xwariye, lê yek de mê bû, yekî de nêr bû, diya da de jî pirijmar bû. Arkadaşlar, Zilan kendini görüyor, Ali kendini görüyor, çocuklar kendilerini görüyorlar. Hepsinde tek xwe kullandım, hiçbir eklemedim. Ama neyden anlıyorum? Cümlenin kendisinden, örneğin işte Zilan dememden, Ali dememden ya da dibinin dememden, bakın tekil, çoğul ya da dişi her üçünün de yerine kullanılabildiğini görüyorum burada. Hiçbir ek almadan. Normalde neydi? Bizim işte cinsiyet belirten eklerimiz vardı. Ona göre büküm eki getiriyorduk. Ona göre vekatandek getiriyorduk. Ya da tekillik çoğulluğa göre değişiyordu her şey ama bakın hiçbir şey değişmiyor. Xwe'ye asla hiçbir şey eklenmiyor. Unutmuyoruz bunu. İşte burada Türkçeden ayrılıyor. Asla hiçbir ek almıyor. Her zaman yalın halde. Hatta bizim böyle hep tamlama yaparken hani işte birincisi vekatandek, ikincisi tavan diyorduk ya işte diyamı dediğimiz gibi. Ama bakın hep kuşka xwe falan dedik. Asla onu bükmedik, büküme uğratmadık tamlama olmasına rağmen. Nahalçem hindariye binerin dvirde bersif hene em bi hevdira çekindiysa ez limala nokta nokta rudinim. Ez bêjim ez limala min an ez limala xwe. Ez limala min an xwe. Kabûnerin tekildarê ezê. Min tekildarê ezê nabe. Heke tekilî hebe me gotibû divê ez bêjim xwe. Ew ê karên nokta nokta neqedînin. Ew ê karên xwe neqedînin an ew ê karên me neqedînin. Kar karê ki ew giring e. Heke kar karê wan bidîsa vem bêjin ew ê karên xwe neqedînin. Lê heke kar ne karê wan be tekilî tune be divê bêjin ew ê karên xwe, ew ê karên me neqedînin hevano. Yani her duce çedbe gorî revşe. Arkadaşlar bunu Türkçe açıklayayım. Şimdi onlar ödevlerini, işlerini bitirmeyecekler. Şimdi ben burada dersem ki xwe, onlar işlerini bitirmeyecekler anlamını veriyorum. Peki neyi anlıyorum? İşin onlara ait olduğunu anlıyorum. Ama ben burada me dersem, evet karên me neqedînin, onlar bizim işlerimizi bitirmeyecekler anlıyorum. Birinde alaka var, alaka varsa xwe diyorum. Birinde alaka yok, alaka yoksa istediğimi kullanabiliyorum. Yani ikisi de her iki durumda doğru. Bakın burada alaka olduğu için
Kesinlikle min diyemem. Ezle min diyemem. Ama burada olabilir de olmayabilir de. Ona bağlı değişir. Emniyet bilerin ezu xuşka nokta nokta diçim beriye ezu xuşka min an ezu xuşka xwe. Kabının hemen şekli ekli heyne yoksa ezu min nabe me got nahayim bahevdu. Naxo dive çi be dive ezu xuşka xwe be. Yine arkadaşlar ben ve kız kardeşim Beri yani böyle o koyun sağmaya giden kadınlar kız kardeş benim kız kardeşim olduğu için alakalı olduğu için artık hue kullanıyorum arkadaşlar. Ben ve benim kız kardeşim gidiyoruz demiyorum. Ben ve kız kardeşim diyorum. Yani ikinci teyit etme yöntemimiz buydu. O anlamda hue ile veriyorum. Ezu xuşka nokta nokta dişim beriye. Ezu xuşka min an ezu xuşka ve. شو تقول يعني تقص أزبة من نابت برده نخو شبه إذا أم فهمت إنكو خشكا كسر كدنا نخو أزو خشكا ve. Yine arkadaşlar burada ben ve işte kız kardeş yine gidiyoruz diyorum ama min diyemem. Çünkü eğer benim kız kardeşimse hua demek zorundayım. Öyle bir yani min kesinlikle yanlış. Eğer ben ezo huşka ve dersem ben ve onun kız kardeş demiş oluyorum. Zaten alakalı olmadığı için de kullanabiliyorum artık. Emi bihavalin nokta nokta verin daveti. Eçibe emi bihavalin xware an emi bihavalin mere. Em heye tekili heye em ji vana fem dikin. Bixwe me nabe hevana. Emu me nabe. Tekili hebe divê çi bêjim? Ez bêjim em ê bi hevalên xwe re werin davete. Belê hevalino ev mijar jî wisa bû hêvî dikim bi kêrî we hat hatta waneyekê din li xwe baş binirin, li xwe muqate bin hevalino, xatirê we. Arkadaşlar diğer derste görüşmek üzere. Umarım sizin için de faydalı bir ders olmuştur. Dediğim gibi bu böyle kitaplarda böyle birinci kural, ikinci kural gibi görmeyeceğiniz bir konu. Bu bizim artık biraz tecrübeyle az çok belirlediğimiz şeyler aslında. Çok da yazılı şeyler değil. Umarım sizin de içinize yarar. Belki derse kadar. Hoşça kalın arkadaşlar. Eli hevalin heca umxeratın perga kurdi İro mijara me daçekin tevgerine med astayken de daçekan bi berfrehi diti bu ve vaniyedişi heke daçekek tevgerek nişan bide yani hareket ekebet burada me cevabı karbinin emehini ve Arkadaşlar 5. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çok güzel bir konu. Daçek konusunu daha önce görmüştük. Edat demekti. Daçek'in tevgerin ise arkadaşlar hareket bildiren edatlar demek. Tevger zaten kendisi hareket demek. Bu konu güzel bir konu ve karşılaşabileceğimiz, aslında mantık kurabileceğimiz bir konu. Böyle çok Türkçe karşılığı olmayan bir konu yine. O yüzden dikkatlice dinleyin siz de. Şimdi ilk dersimize geçelim. Hevalên hêja me di astayekêm de me ji xwe daçeka dîtibû. Du de daçekekê bingehîn me dîtibû. Çi bû di de. Wek mîna pisîk di pacê de ye. Ez ji vir çi fem dikim? Pisîk di pacê de li wir sekin ye yani tevgerek, hareketek tune dur de. Lê heke derbasbûnek hebe. Heke pisîk ji wê pacê derbas bû beze çawa bêjim. Pisîk di pacê re derbas dibe. Heke ez êdî bireyê çêkim vîneka, ez çi watê didim, êdî hareketekê. Ji derva ketiye hundur, an ji hundur derketiye derve. Yani hareketekê êdî bide, ciyê xwe guherandiye. Cudahiya wa ev e. Cudahiya di de û di re. Heke em bêjin pisîk di pacê de seknek, heke em bêjin pisîk di pacê re, em ê fem bikin kur dur de tevgerekê. Arkadaşlar, Daçek konu dersimizde dı çok ayrıntılı görmüştük ve dı'nin böyle İngilizce'deki et gibi, Türkçe'deki dade gibi anlamları olduğunu, bulunma hal olduğunu görmüştük. Eğer duruyorsa, örneğimize bakalım, pisik dı pacede. Eğer bu örnekte kedi ya da normalde bir şey böyle yerindeyse dı de diyebiliriz. Hatta demiştik ki dı de sınırlar çok önemlidir bizim için dı'dan farklı olarak. Yani bulunduğu yer işte ya küçük bir yerdir ya da işte özellikle belirtiriz nerede olduğunu. O zaman dı de kullanırız.
Kedi işte pencerede diyoruz burada. Ama kedi pencereden girdi ya da kedi pencereden geçti ya da kedi pencereden çıktı. Bakın bu fiillerin hepsi bir hareket bildiriyor. Yani yer değiştirme belirtiyor bize. Eğer bu şekilde bir yer değiştirme varsa artık d'yi kullanamıyoruz. Peki ne kullanacağız? Örneğimize bakalım. Pisik, de pacere, derbastı be. Artık ben burada ne dedim? Kedi pencereden geçiyor dedim. Pencereden geçiyor. Biri kedi pencerede, diğeri kedi pencereden geçiyor. O geçiyor bize hareket verdiği için, bir yer değiştirme verdiği için artık pencerede geçiyor diyemiyoruz. Türkçe'de de bunu diyemiyoruz. Ama bunu belirtirken ne yapıyoruz artık? D'yi atıyoruz, yerine R getiriyoruz. Yani şöyle söyleyebiliriz. Artık o hani D ile olan bir sürü edatımız var diye işte D temelinde. Dibinde örneğin altında demekti. Dışarıda üstünde demekti. Dınavda içinde demekti. Artık bunların hepsinde D'yi kaldırıp yerine R'yi getirirsek hepsinde bir hareket katmış oluruz. Bir hareket belirtmiş oluyoruz. Yani D derken second yani bir duraklama, duraksama var. Ama R derken artık tevgel yani bir hareket var artık. Dedik ki d bulunma veriyor. D daha çok dan ama ayrılma hareketi olan değil. Oradan geçme anlamı olan dan veriyor. Peki dibin de altındaydı. O zaman dibin re dersem böyle altından geçiyor, altından gidiyor diyebilirim değil mi? O zaman böyle altından olarak çevirebiliriz bunu. Ya da dışarıda üstünde demekti. Ama orada bir hareket varsa, yer değiştirme varsa artık dışarı kullanmam gerekiyor. Dınav da içinde demekti. Ama ben bir hareket belirtiyorsam, eğer içinde ama bir hareket var orada, yer değiştirme varsa içinden diyeceksem yine D'yi atıyorum, yerine R getiriyorum ve dınav R oldu. Arkadaşlar D ile dınav D'nin yani ikisi de bulunma haleti veriyordu. Ama farkını bunu birinci kurda ayrıntılı görmüştük. Yine oradan bakabilirsiniz siz de. Birinde tam olarak içinde demek istiyorum. Diğerinde içinde olması değil, bulunması bizim için daha önemli. Yani şurada özellikle belirtiyorum. Dınavde ya da dınavre. Özellikle içinden. Onu belirtiyorum. O zaman navda ekliyorum. Zaten nav tek başına iç hatta karın demek. Diğer bir anlamı da. Şimdi bunları tek tek bakalım. Şunları tek tek bakalım farklarına. Bele hevalin heja. Nahara vekir em kabinlerin tavaçedbe. Kaklibaz dısar bahrera dıfırın. Kaklibaz dısar bahrera dıfırın. Ejvir çifem dikim. Dısar bahrene lelvur naseknen. Edilur naseknen cih xwe digwênin. Ji ber vê jî ez çawa dibêjim di ser behrê re ew re wateya tevgerê dide min. Bi heman şekilde zêdî dikarim hemûyan bikarbînim. Pisîk dibin kursiyan re dixirxile. Ez dîsa çi fehm dikim? Pisîk dibin kursiyan de ye lê di cihê xwe de nasekine, cihê xwe digwerîne wek mînak ji bo vê lêkerê dixirxile. Ji ber vê jî ez êdî vîneka bi rêyê bikartînim. Arkadaşlar dışarıda üstünde, dibinde altında demekti. Şimdi örneklerimize bakalım. Kaklibaz dışarı bahrera dıfrın. Martılar denizin üstünden uçuyor. Denizin yani üstünde durmuyor. Orada artık bir hareket var. Eğer sadece üstünde dursa tamam dışarıda diyebilirim. Dışarı diyebilirim ya da. Ama orada bir hareket varsa artık yer değiştirme varsa örneğin uçmak fiili bize bir hareket belirtiyor zaten. Fiilden de anlaşılıyor. O zaman R'yi kullanmak durumundayım. Nasıl diyeceğim? R'yi atıyorum yerine R getiriyorum. Dışarı bahrere dıfırın. Bir de arkadaşlar edatlardan sonra isimlerimiz büküm haline uğruyordu. Bunları da ayrıntılı görmüştük. Bakın örneğin burada bahre artık büküme uğramış. Dişil büküme kalmış. Şuradaki örnekte şimdi kedi sandalyelerin altında diyebilirim. Ama ben buradan ne anlarım? Sandalyelerin altında duruyor. Eğer hareket ediyorsa ben altında diyemem artık. Onu belirtmem gerekiyor. Nasıl söyleyebilirim bunu? Örnekteki gibi pisik dibin kursiyan re dıhırhıle kedi sandalyelerin altından sürünüyor arkadaşlar. Dıhırhıle böyle sürünmek anlamını veriyor. Zaten fiillerden de anlıyoruz yani işte uçmak, geçmek, girmek, sürünmek, düşmek belki. Yani bu şekilde hareket bildiren fiilleri böyle edatlarla kullanabiliyoruz. Zaten bu fiillerin kendisinde doğasında yer değiştirme var. Evet, buradan da dedik kedi sandalyelerin altından sürünüyor. Bele, em ji dirê devam dikin, em ê dilêzê dikin dîsa dinav re. Çi bû hekem bêjin dinav de wek pisîk dinav qutê de ye, pisîk dinav malê de ye,
Em dikarin wisa bêjin lêzê çi fehm bikin pisîk dûr disekine. Heke pisîk li cê xwe nesekine. Hareketek bike cê xwe biguhere nêzî çawa bêjim. Wek mînakê pisîk di navkutiyê re derbas dibe. Di navkutiyê re derbas dibe. Çima re ji ber ku êdî cê xwe de nasekine. Heke cê xwe de bisekine. Heke kutiyek hebûya tê de pisîk hebûya min ê çi bigota? Pisîk di nav kutiyê de. An jî pisîk di nav kutiyê de disekine. An jî pisîk di nav kutiyê de radize. Fark nake. Li heke tevgerek hebe cê xwe guheran dibe. Wek mînaka vê derê ez ê çi bêjim? Di nav kutiyê re derbas dibe. Bi heman şeklî li ber an jî di ber de seknek heye. Mesela ez li ber darê me. Ez di ber darê de me. Wek vê. Li ber ji bo vî zavtir tê bikarin. Lê heke seknek tune be, tevgerek hebe. Heke ez cê xwe de neseknim ez berbas bibim ji wir. Wek vê mînakê pisîk di ber dîwer re derbas dibin. Ez ê çawa bêjim? Dîsa zêdî rêyê bikarbînim û ev re wateya tevgerê bide min. Pisîk di ber dîwer re derbas dibe. Me gotibû piştavçek hertin didewin em dikarin bêjin dîwarî an jî em dikarin bêjin dîwer ev jî şikleke tewangiye. Em ê dersa dawî avê astê de em ê vê miçarî bibînin. Yani tewanga bi vê şeklî em ê bibînin. Evet arkadaşlar D, R ile oluşan edatlardan devam ediyoruz şimdi. The now de içinde demekti. Bunu öğrenmiştik. Ama içinde durmuyorsa, içinden anlamını vermek için yani hareket varsa, tıpkı bu örnekteki gibi ne yapıyorum? D'yi atıyorum, yerine R getiriyorum. Pisik nav kutiyere derbas dibe. Kedi kutunun içinden geçiyor demiş oldum. Zaten geçiyor fiili anlaşılacağı üzere bir hareket belirtiyor, yer değiştiriyor. Böyle fiillerle R kullanmak durumundayım. Örnekleri de görüyorsunuz zaten değil mi? Yerinde durmuyor, oradan geçiyor. Eğer ben yanında demek istiyorsam daha çok liber kullanılıyor aslında yanında için. Liber'de de belki kısmen kullanabilirsiniz. Ya da bazı yerlerde kullanılıyordur. Ama durmuyorsam ben yanında, örneğin ben ağacın yanındayım diyebilirim ki ez liber dareme. Ama eğer ben geçiyorsam oradan, ağacın yanından, orada durmuyorsam ama duvarın yanından ya da ağacın yanından, bir şeyin yanından geçiyorsam, yer değiştiriyorsam bu örnekteki gibi diyeceğim. Pisik liber diver derbas dibin. Kediler duvarın yanından geçiyor. Bakın yanından geçiyor. Yine burada artık ben hareket bildirdim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar az önce de söylediğim gibi edatlardan sonra isimlerimiz büküm haline uğruyordu. Şurada görüyoruz zaten dişil büküm eki. Burada diver de aslında büküme uğramış. Ama bu bükümün bir küçük bir nüans, farklı bir şekilde bu kurun son dersinde buraya da değineceğiz. Her zaman edatlardan sonra büküme uğrar. Bunu unutmuyoruz. Bəli, em berdewam bikin. Bi ve tê, bi ve. Şu an em ê dizanin ev cê noktayê navan jî tiştek de wê derê. Wateya çi dide? Wateya di Tirkî de doğru ve wateyê dide. Em bixwînin dibêje tevger ber bi aliyekî ve. Tevger ber bi aliyekî ve. Yani ez cêkî diçim cihekî, ez wê nîşan didim. Em mînakên xwe binêrin, tu bi ku ve diçî, tu bi ku ve diçî, ka binêrin dîsa tevgerek ye. Ama tene aliyek tene ez ber bi aliyekî ve tene diçim. Ne her du aliye. Anjî ez bi aliye jor ve diçim. Ez bi aliye jor ve diçim. Dîsa her duyan dişi tevger hene. Arkadaşlar bi ve bunları tek tek Türkçe açıklayayım çünkü kullanımları önemli ve yine mesela sınav kağıtlarında öğrencilerimizin bu konuyu karıştırdığını görüyoruz, kafalarını karıştırdığını. O yüzden böyle güzelce anlayalım. Bi ve Türkçedeki doğruya karşılık geliyor. Bir yere doğru gitmek arkadaşlar. Örnekte de diyor, cümlede de diyor ki tevger ber aliye gibi, yani hareket bir yöne doğru arkadaşlar. Bir yere doğru gidiyorum, eve doğru gidiyorum, çarşıya doğru gidiyorum. Bu o doğru anlamını vermek için bu ve'yi kullanıyorum. Artık neresiyse onu ortaya getiriyorum. Tu ku ve diçi, nereye gidiyorsun? Motomot çevresini çevirecek olsam nereye doğru gidiyorsun? Zaten ama bir yere doğru zaten gidiyoruz. Onu özellikle belirtmemize gerek yok. Kısaca nereye gidiyorsun diyebiliriz. Ama dediğim gibi nereye doğru gidiyorsun? Ya da ez bi aliye jor ve diçim. Ben yukarıya doğru gidiyorum. Ya da yukarıya gidiyorum her neyse. Yukarıya doğru, yani bir yerden bir yere doğru anlamını veriyorum bi ve ile. Em werin ya diyem ji ve her ji bi ve'ye çetbin. Ji ve hevano ço ji tene wateya derketin edida. Ji ve hekez bir şekli bikarbînim. Tevgerac derketna cihekî diyar dike. Tevgerac derketna cihek. Ez cihekî derkevim û ji ve'ye ve
diyar dikin. Tu ji kuvvetê, tu ji kuvvetê, tu jiyekî derketî tu hatiye vedirê. Lê tu ji kuvvetê ez ji aliyê jor vetêm. Ez ji jor derketime bêjêr bûme ez bêjim ez ji aliyê jor vetêm. Bala xwe bidin her du bereva jî hevdû ne. Her du wek wate her du bereva jî hevdû ne. Heke ev ji ve ne boci bo deman were bo deman jem bikartine. Wek mînaka vedere ez bêjim ez ji doh ve dixebtim. Ez ji doh ve dixebtim. An jî ew ji doh ve dixebite. Dîsa wek dem jî wateya Tirkîde dem berî dide. İngilizce wateya since heye ya. Aynı bir wateydi deçmere. Arkadaşlar ji ve iki anlamı var. Bunu hem yer için hem zaman için kullanabiliyoruz. Önce yer için olan anlamına gelelim. Evet, Türkçesi den beri çevrilebilir. Tevgeraş derketinden ceki diyardike. Bu nasıl bir yere doğru olan hareketi belirtiyordu. Bu da bir yerden çıkma, ayrılma hareketini veriyor bize. Örneğimize bakalım. Tuş kuvveti nereden geliyorsun? Yani bir yerden buraya doğru gelmiş ama nereden geliyorsun? Ez ji aliyê jor vetim. Yukarıdan geliyorum. Yukarı taraftan geliyorum. Dikkatinizi çeksin. Birbirinin tersi bunlar. Tut kuvvet için nereye doğru gidiyorsun? Dış kuvvet değil, nereden geliyorsun? Nereden buraya doğru geliyorsun? Belki bu şekilde düşünebiliriz. Ez bi aliyê jor vetim yukarıya doğru gidiyorum. Ez ji aliyê jor vetim yukarı taraftan geliyorum olmuş oldu. Bunlar bize yer belirtiyordu. Eğer ben zaman için kullanmak istiyorsam bunu, arkadaşlar, ji bo deman wateya dem berî de. Zaman için kullanacaksam den beri anlamını veriyor. Dünden beri çalışıyorum. Geçen seneden beri Ahmet'teyim. Bu şekilde düşünebiliriz. Ev ji doh ve dixebite o dünden beri çalışıyor. İngilizce'deki since'e benziyor. Türkçedeki den beriye benziyor. Zamansal olarak. Belli, em devam bikin. Bi re, ji re. Ev neka her du bi ve'ye çelbin. Naha ev her du ji re'ye çelbin. Le divan de Bala bikşem gotiye da çekim, ne gotiye da çekim tevgerin vakvan. Çvelko tenek cudaye. Dem disa binerin disa zaftem bikaranin. Kam bu kuyne dbeje bire. Jibo kesan wate behevrebune de hevano. Jibo kesan evder barame bikşne jibo kesan wate behevrebune de. Yani ne jibo tişkendin, ne jibo masiye, ne jibo kursiye. Jibo kesan. Ez bitere pir kefhoşum. Ez bitere. واتها بهفربوني ده تو چما بمن re خبر نادي واتها بمن re disa واتها بهفربوني ده ev jib meratin disa واتها بهفربوني de. Arkadaşlar b, re ve j, re'ye geçtik. Bunlar re ile oluşan edatlar ama şu anda belirtmiyoruz. Bakın daha çekin tevgeri demedim başlıkta. Bu ikisinin farklı kullanımları var. Kişiler için olan kullanımları var. Onları göreceğiz. B, re arkadaşlar kişiler için birlikte anlamını veriyor bize. Şimdi daha önce sadece b'yı görmüştük ve b'nın ile with anlamına geldiğini görmüştük. Örneğin ez bi kere hurdikim dediğimizde ben işte bıçakla doğuruyorum ya da ez bi bala fred için ben uçakla gidiyorum. O birliktelik anlamını veriyor ama bunu kişiler için kullanacaksam b, re şeklinde kullanırım. Ez bi tere pir kevhoşum. Ben seninle çok mutluyum. Bakın sen kişi olduğu için re ile kullandım. Üçma bımın haber nadi. Sen neden benimle konuşmuyorsun? O ileyi arkadaşlar re ile veriyorum artık. Eğer kişi ise. Benimle neden konuşmuyorsun? Evcib maratin. Onlar da bizimle geliyorlar. Bir de arkadaşlar yine dikkat ediyoruz hepsine. Daha çekten sonra hep büküme uğruyor. Hep o yüzden eğer biz zamanları kullanacaksak bükümlü zamanları kullanıyoruz. Emvarın jireyi jire jibo kesan dibece ev Türkiye'de bak ismin A hali der bastı be. Kurdiyavici bir şekilde hem bir reye bir vatiye dedin. Hem minak edin. Hem ne kadar aman dene şaşmın bak hali dative. Kurdi de jire. Çbo kesan disa. Ez jidaya xora qabda gul binim. Ez jidara dibejim gısaneke. Tu çima jimin ratıştek nabeşi. Tu çima jimin ratıştek nabeşi. Bila bala ve bikşinin ev disa tene evte bo kesan tep karan hevano. Arkadaşlar jire de kişiler için, yine yer için değil, kişiler için ismin A hali, işte sana, bana, Ayşe'ye, Ahmet'e, o A halini vermek için kullanıyoruz. Bu Almanca'daki dative benziyor. Orada da o A halini başka şekilde oluşuyordu. Kürtçe'de de jire ile oluşuyor. Örneklere bakalım. Ben anneme bir demet gül getiriyorum, bir demet çiçek getiriyorum. Anneme
demiş oluyorum burada. Bir de dikkatinizi çeksin. Diyahe, anneme. Benim annem demiyorum. Anneme diyorum. O yüzden annem benimle bağlantılı olduğu için burada mın değil, he kullandık. Eşitler beşim musaneke. Ben sana diyorum ki böyle yapma. Ben sana böyle yapma diyorum. Yine sana. Bakın o ah halini verdim. Uçmacımın ratıştek nabeji. Sen neden bana bir şey söylemiyorsun? Arkadaşlar a dedim ama hani Türkçe'de de öyle ya. Aynı oluyor yani. Yani anneme o da fark etmiyor. Bilgisini vereyim. Bana neden bir şey söylemiyorsun? Burada da yine a hali, datif halini vermiş olduk. Unutmayalım bu ikisi kişiler için kullanılıyor arkadaşlar. Em haşivarın hingariye. Ev ber gund dıçın. Pır diyarı ku dvirde tev gerekiye. Pır diyarı ku emi daçek tevgerin bu karbinin. Ev ligor hinek inisiyatifa ve yani tuhasın kişan vatiye bidin. Untkarım gül şikli karbinin. Le Pırani herkes bejim ben köye gidiyorum, ben köye doğru gidiyorum. Nahuazi çava bejim, tevgerek şeheye. Burada bir hareket var arkadaşlar. Köye doğru gideceğim, pardon ev için. Onlar köye doğru gidecekler diyeceğim burada. Nasıl söyleyeceğim bunu? Ev ber begund ve için. Ya diyem ezi te vegerim. Ezi te vegerim. Burada kesekiye. Divırda kesekiye. Dive ez jbo datekin jbo kesan tem karbinim. Em çoğat karım beşin. Em çoğat karım beşin. Var ne bir fikrin. Arkadaşlar şimdi burada ben sen var bir de dönmek fiili var. Nasıl diyeceğiz? Mesela seninle döneceğim diyebiliriz değil mi? Peki o birliktelik anlamını bir önceki saatte görmüştük. Nasıl vereceğiz? Birliktelik anlamını seninle demem için ezi bitere vegerim. Ben seninle döneceğim. Çok daran dıfırın. Em burada dikarin gelek dışan beşin. Le divem tevgen içan bidin şiber ku fırın heye, le kereket tevgerin heye. Em dikarin beşin liser vak evk necbo bersvabi. Mesela liser belki hani ser, ber, bin. Em her çeşit karın bu karbinin. Goring siyatfameye em fazla kijan vatiye bidin. Arkadaşlar kuş, işte ağaçlar, uçmak var. Burada ağaçların üstünden diyebiliriz, yanından diyebiliriz, altından diyebiliriz. Bu sizin hani hangi anlamı vermek istediğinize bağlı. Bu örnek için ama çok dışarıdan rıdıfrın kuşlar ağaçların üstünden uçuyor demiş olduk. Gördüğünüz gibi R'den anlıyoruz ki bir hareket var ya da zaten frin uçmak bir hareket belirtiyor bize. This pace ketye mali. Burada diyor ki burada görmediğiniz bir zaman var o yüzden açıklayayım. This hırsız demek arkadaşlar. Pace biliyoruz pencere ya da şibakede deniliyor. Ketye mali eve girmiş anlamı var burada bu cümlede. Pencereden diyebiliriz ya da pencerenin içinden diyebiliriz. Her ikisi doğru. Eğer ben pencereden diyeceksem de pencere demem lazım. Çünkü hareket belirtiyorum burada. Eğer pencerenin içinden özellikle belirtmek istiyorsam dınav pencere demem gerekiyor. Zaten burada 3 boşluk var. Dınav pencere. Av kevran dıherike. Burada herikin diyareko tev gerekiye. Emed şu av herikin yani pır diyareko medatekin tevgerin bu karbinin. Misal gor inisiyatifa meyen fazın kişan vatebiden. Ez karım bejim ser bu karbinim. Ez çizanım ber bu karbinim. Dur budur gori vat yani her duşi rastın bo ve minake. Arkadaşlar su taşların dıherike akmak. Taşların üstünden de akabilir, yanından da akabilir. Her şeyi söyleyebiliriz burada. Yani o iki kullanım da doğru. Aklınıza bulunsun. Ne diyebiliriz örneğin? Av berke viranda derke ağaçların yanından taşların yanından akıyor. Yanından demişiz. Ama dediğim gibi diser kevrandre'de hareket edersem taşların üstünden anlamını veriyorum. O da doğru. Kullandığımız yere göre. Dur periniyekte. Arkadaşlar şimdi diyor ki uzak periniyek çığlık bir çığlık geliyormuş. Arkadaşlar şöyle bir mantık yapalım.
bir yere gitmek varsa, eğer gitmek varsa zaten o bir yere doğrudur. Eğer gelmek varsa o bir yerdendir. Bir kere gelmek fiiliyle, odan çıkma haliyle kesinlikle j kullanmam gerekiyor değil mi? Kesinlikle j kullanmam gerekiyor. Ama o uzaktan buraya doğru gelmiş, yani tevger berbi aliye, aliye gider keve berbi aliye kiveti, o hareket bir yerden buraya doğru gelmiş. O zaman ne kullanacağım? Zaten boşluktan da belli oluyor. Artı J'da anlaştık. Dur ve Pirinek'te uzaktan bir çığlık geliyor demiş oldum. Tuçma ve derevan diki. Disa keseye. Şu kesçi bun bire behevre bun jire ev dati vate dati vedida. Dvırda diyare ku ne behevre bune. Derev kırın u behevre bun alaka vantuneye. Nefalmeyi adım bikarbinen. Arkadaşlar şimdi çevirelim. Sen neden o yalan söylüyorsun. Şimdi kişilerle birlikte kullanılan 2 tane vardı. Bire şuradaki gibi bire birliktelik anlamını veriyordu. Jire de ismin A halini veriyordu. Burada yani ona yalan söylüyorsun dememiz gerekiyor. Onunla yalan söylüyorsun. Aslında o da oluyor mantık olarak da burada söylemek istediğimiz o değildi. Yine yani mantığa göre tabii ki istediğinizi kullanabilirsiniz. Şimdi ben diyeceğim ki ona neden yalan söylüyorsun? O zaman nasıl söyleyeceğim? Tuçma Şuvere derevandiki. Bu da zaten kişiler için kullanılan ikinci edatımızdı. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Bu konu benim çok sevdiğim bir konu. Bence çok zevkli bir konu. Umarım siz aradaki farkı iyice anlamışsınızdır. Unutmuyoruz. Eğer hareket varsa o D'ler gidiyordu. Sonunda yerine R geliyordu. İkinci önemli nokta ise edatlardan sonra her zaman ismimiz büküm halinde kullanılır. Bazı istisnalar var büküme uğramayan. Onları zaten derslerde oldukça işte üstünü çizdik. Mesela hue artık öğrendik. Hue, Cinapka ve göre hue büküme uğramıyor. Eğer isimse büküme uğruyor, sıfatsa büküme uğramıyor. Onun dışında isimlerimiz hep büküme uğruyor arkadaşlar. Bu bilgiyi de verelim. Bir dahaki derse kadar kendinize dikkat edin. Geli hevalin heja bu hatırı ve sevdiğim muaneme şibo ve şişu var bu. Vaneye ki hoş ve der baskır. Behavior hevdetine hatta vaneye gidin. Da hoş yedir eminim. Geli hevalin heja mukheratın ferga kurdi. Piro micarame cinapkin lev xıstiye. Ya brasti ev micar ne micara ve asti. Ev micareke bu astem bilintire le şiber kuma hin tiştem bringehin juha medit em himbun. U her vuha ev micar nekte şaşkırın. Jehela rasni viseveci, jehela bu karan ne beşi. Şiber vici muhas emdi ve asti de yeni ve micara bringehin bibin. Arkadaşlar 6. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde cinapken lev xısti konusunu öğreneceğiz. Bu konu az önce de söylediğim gibi aslında üst kurların konusu. Böyle direkt ait konusu değil ama bu konuyla ilgili temel şeyleri biz zaten şimdiye kadar öğrendik. Çünkü edat kullanacağız öğrendik çok iyi. İşte cinaf kullanacağız öğrendik. Tavan kavramını öğrendik. Hepsi bu konuyla alakalı. Bir de arkadaşlar bu konu hem çok fazla kullanılıyor Türkçe bilenler tarafından hem de bazı durumlarda yanlış yazılıp yanlış da kullanılıyor. Dersin ilerleyen slaytlarında göstereceğim zaten nasıl yanlışlar olduğunu. O yüzden böyle sağlam bir temelle gitmek istedim ve bu konuyu da bu kurda öğrenmek ve öğretmek istedim. Şimdi ilk slaytımıza geçelim. Hevalnut burada metneke, em behevdura bu konunun o analize metne bakın. Min digot kaydı dileviyle tiştek nemaye. Lette de kuleke mazın heye. Dıçı da kuleke mazın heye hevalno. Dilevi de ne olsa em çıtbinin efte cihe dilevi cihevi gırtiye kabınerin edi dilevi de dilevi de edi cihevi gırtiye. Em berdevam bakın. Es pere dağıfım. Es bekire dağıfım. Buvire, anji buvire, anji bu ayşeire, anji bu bave xore, her tişti bedvirde. Disa cihe naveki girdiye, keseki girdiye. Anko ev cinavkeş xod diyare. Lili min guhdar nake. Ka tu ji jere bibeje. Ji kire bibeje, ji wire, anji ji were, anji ji diyamin re, ji xuşka xore, her tişt disa dibe. Dema ku ez lê dinerim, ez li kê dinerim, disa li wî, li wê, li diya xwe, her tişt dîsa dibe. Yani
C naveki girdiye. Zaf xemgin dibim. Bilay dilweyne anne nere o evqas xo neşne. Burada çar cure hene. Şu dinafkin lefxisi çar cure am pekti. Eme bi hevdure yek bi yek bana kontrol bükün. Arkadaşlar şimdi bu metnin analizini yapalım hep birlikte ve dinafkin lefxisi nerede kullanılmış bir bakalım. İlk cümlemizde bir şey yok. Min digot qeydi dilevi tiştek nemaye. Ben burada digot söylemenin geçmiş zaman hali daha öğrenmedik. Yani böyle bunu böyle bir kalıp gibi şey düşünebilirsiniz. Yani ben sanıyordum ki, ben söylüyordum ki, yani öyle sanıyordum. Dilevi tiştek nemaye. Onun gönlünde bir şey kalmamış. Dilevi de onun gönlünde bir şey kalmamış. Lete de kulekemazın heye. Ama orada büyük bir dert var. Büyük bir keder var, elem var. Kul bu anlamlara geliyor. Dert, elem, keder, acı. Nerede var peki? Dilevi'de. Artık bakın le dilevi'de kulekemazın he demiyorum. Le de diyorum. Ama orada onun içinde diyorum değil mi? Yani diyebilirim ki bu de dilevi'nin yerini tutmuş burada. Dilevi bize olmuş de. Yani şöyle söyleyebilirim. Büküm ekinden alışacağı üzere dişil büküm eki almış. Dişil bir kelime. Artık demiyorum uzun uzun the dilevi, the way de diyorum. Ya da işte the dilevi de şeklinde de çevirebilirsiniz. Bir de burada onun gönlünde o kişinin erkek olduğunu da biliyorum artık. Espere dağıfım. Ben onunla konuşuyorum. Onunla konuşuyorum. Peki burada onunla anlamını veren ne arkadaşlar? Şimdi geçen dersimizde biz b're'nin kişiler için birliktelik anlamı verdiğini öğrenmiştik. Değil mi? Daçekin Tevge'nin konusunda. Ama burada onunla diyorum ama b're görmüyorum. Sadece resmini görüyorum. Peki b'sı nerede bunun arkadaşlar? Aslında b'sı bu p'nin içinde. Yani bu p, b, we'nin yerini tutmuş. Bakın hem b'nın yerini tutmuş hem de onun anlamına gelen we'nin yerini tutmuş ve ez b'wire dağfım yerine ez b're dağfım demişiz. Lelimin guhtarnati ama beni dinlemiyor. Katu jejere bebeje. Hele sen de ona söyle. Ona söyle. Şimdi ona anlamını vermek için biz ne diyorduk? Jivire ya da jivere diyorduk ya da jidyaminre. Yani kişiler için jire oluyordu o anlamını veren. Peki burada ne var onun yerine? Burada bir j görüyoruz. Bakın jivi ya da jive dememiş. Sadece j demiş. Ben o zaman ne anlıyorum? Bu j'nin yine jivi, yani ona jivi'nin yerini tuttuğunu anlıyorum arkadaşlar. Artık yavaş yavaş kalıp belirleşiyor. Demako ez lednerim. Ona baktığımda zavham gindirim. Çok üzülüyorum. Şimdi ona baktığımda lenerin yani l kesekin nerin. Bu bir fiil. Değil mi? Bir şeye bakmak oluyor. Ben burada ne yapıyorum? O l'yi görmüyorum artık o fiilde. We de görmüyorum. Sadece L görüyorum. O zaman şunu diyebilirim. Buradaki L de yine We'nin yerini tutmuş. Demako ez Louis dinerim ya da demako ez L dinerim. İkisi de aynı. İkisi de doğru arkadaşlar. Bilaydi Louis'nin nere? Bakın bir daha L nerim var aslında. Görüyorsunuz değil mi? L nerim. Artık fotoğraflara bakmasın. Bu ev pasfoneyişine ve o kadar kendini üzmesin. Acıtmasın. Şöyle özetleyelim arkadaşlar. Nafkin lefhısı dediğimiz şey bir adet edattan ve bir de e'den oluşuyor. Bu e'nin ne olduğunu ileriki kurlarda öğreneceksiniz. Hiç orasıyla ilgilenmeyin. Artık bunlar j, e yan yana geliyor ve j'yi oluşturuyor. B, e yan yana geliyor ve b'yi oluşturuyor. D, e yan yana geliyor ve d'yi oluşturuyor. L, e yan yana geliyor ve l'yi oluşturuyor. Artık bunları şunlar yerine kullanabiliriz. Şuradaki e'ler içinde we'yi direkt düşünebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar bu cinafken lefkası dediğimiz bu 4 tane zamir türü sadece 3. tekil kişi için kullanılır. 1., 2. ya da çoğullar için falan değil. Zaten notumuzda da öyle diyor. Cinafken lefkası jibo kessa anji kesiseyem yekşimar ango we de bkarani. Yani bunlar sadece we'nin yerini alır. Şu edatları öğrendik. Edatlardan sonra büküm halinin kullanıldığını biliyoruz. İsimse de zamirse de bükümlü zamir konacak ya da isme büküm eki gelecek. Eğer 3. tekil kişileri kastediyorsam şu şekilde kısaltabildiğini öğrendik bu derste arkadaşlar. Şimdi devam edelim.
Tu jouirais çi bikri. Sen ona ne alacaksın? Şimdi ona anlamını j ve r'nin verdiğini öğrendik. Tamam, bu bizim edatımız, ona anlamını veren. Edattan sonra büküm olduğu için işte ev vi'ye dönüştü. Buradan erkek olduğunu anlıyorum. Peki ben bunu kısa olarak nasıl kısaltabilirim? Tu jouirais çi bikri. Bakın ne oluyor? Eze jere kompütüreki bikrim. Bu burada bir i olması gerekiyordu arkadaşlar. Yanlış yazılmış. Eze jouirais kompütüreki bikrim ya da bunun kısa hali şurada öğrendiğimiz gibi eze jere kompütüreki bikrim. Yani jouir artık j'ye dönüşmüş arkadaşlar. Tu avşin yaratayım. Sen avşinle geliyor musun? Şimdi ben diyebilirim ki cevap olarak bele ez bu avşin yaratayım ya da bele ez bu verettim. Burada kadın olduğunu anlıyorum avşinin. Ez bu verettim. Ya da bunun kısa hali olarak bele ez verettim diyoruz. B neyden oluşuyor? B ve E'den oluşuyordu. B oluyordu. Zaten birliktelik anlamını veren onunla kişiler için böyle olduğunda yine tam bir önceki derste öğrendik. Di çantaya da çeheye em dikarim bejin di çantaya da tiştek düneye. Anji dve de tiştek düneye. Anji de tiştek düneye. Ango em çi fem dikin di çantaya da ev du ev hali davan katiye bahevdu. Bu ye de. Arkadaşlar tıpkı bunlarda olduğu gibi d ve buradaki e yani büküm hali diyeyim ben size yan yana geldiğinde artık bize P'yi verdi. Zaten d biraz içinde anlamını veriyordu. Daha de çantada ne var? Orada işte bir şey yok dedim burada. Artık bu çantanın yerini tuttu. Live bigere. Yani onu ara. Live bigere. Cevap olarak ne diyebiliriz? Eze live bigerim diyebiliriz. Ya da eze işte kişinin adı Zelal olsun. Eze li zelale bigerim diyebiliriz. Ya da kısa hali olarak eze le bigerim. Yine bu le de l ve büküm halinin yerini tutmuş. Böyle ember devam bugün. Divê tu ji wê lêborîm bixwazî. Em çi dibînin virde? Ji wê dibînin, ne wisa? Ji û halê tevangê û kesasê em. Her tişt dibe. Nixwe em dikarin vî neka kurt bikin. Em ê çawa kurt bikin? Ji û ew ê dihat bahevdû. Divê tu jê lêborînê bixwazî bû. Di vir de hevano, ji xwe jê me got cihê ji û wêyê digire. Ji ber vê yekê em êdî nikarim bibêjin divê tu jê wê lêborînê bixwazî. Jê wê şaş e. Ji ber ku ji xwe ev jê cihê wê jî digire. Arkadaşlar burada en çok yapılan yanlışı, yazım yanlışını görüyorsunuz şu anda. Bütün örnekler için bakacağız buna. Şimdi divê tu ji wê lêborînê bixwazî ondan özür dilemelisin. Ben bunu ji wê'yi görüyorum artık. Bunu nasıl kısaltabilirim? Divê tu jê lêborînê bixwazî. Yine ondan özür dilemelisin dedim. Artık buradaki j, ji wê'nin yerini tuttu. Burayı anladık. Arkadaşlar artık bu yerini tuttuğu için wê'nin de ben bir defa daha wê'yi yazamam. Buna gerek yok artık. Divê tu jê wê lêborînê bixwazî artık yanlış. Bu en çok öğrencilerimizin en çok yaptığı yanlış bu arkadaşlar. Ya j lêborînê bixwazî demem lazım ya da ji wê demem lazım. Ya da belki isim kullanırım. J, Ayşe de diyebilirim. Ama J ve ikisini aynı anda diyemem. Çünkü buradaki J zaten V'nin değerini alıyor. Zaten ikisinin birleşiminden oluşuyor bu. Em ji bo minakên din binêrin. Di fergê de çend xwendekar hene? Di fergehê de kabinêrin. Di fergehê de. Burada di yekiye kesa sem işte sem yekşimar heye em ne mecbur çwa kesbe we hani c tiştan çitikre ez edi çawa dikarim bêjim de çend kes hene yani ciddi de çend xwendekar hene fark nake ez dikarim bêjim de ev tê cihê di û fergehê digre lê ez nikarim bêjim tê fergehê de çend kes hene ji ber ku çixwe ev tê cihê her duyan jî digre. Arkadaşlar aynı şekilde d'dan ve büküm halinden T olduğunu öğrendik biz. Artık bu T'nin her ikisinin yerini tuttuğunu da biliyoruz. O yüzden bir daha içinde sınıfta dememe gerek yok. Zaten burada T derken orada diyorum yani örneğin. O yüzden zaten fergehe ve T'yi yan yana kullanamam. T fergehe de çent kesene yanlış. Yanlış arkadaşlar.
tekrar ediyorum. D her ikisinde yerini tutuyor burada. Zaten orada diyorum ben burada. Orada sınıfta işte kaç kişi var demem saçma olur. Ya orada kaç kişi var derim ya da sınıfta kaç kişi var derim. Sınıfta diyeceksem bu şekilde ilki gibi, orada kaç kişi var diyeceksem D de demem gerekiyor. L'hotel dibini. L'ye dibinin burada o hali devam dibinin, navek dibinin işte işte seyeme diyare. Em kan çava beşin, L'yem çava kurt bakın. Tu ledmini. Tu ledmini. Em dîsa wek van, em nikarin ço gavaz bêjim lê ev cihê otelê jî digre, cihê liyê jî digre. Ez êdî hewce tune ez dîsal bir lê otelê binivisim. Ji ber vê yekî jî tu lê otelê dimînî şaşe. Aynı şekilde arkadaşlar, sen otelde mi kalıyorsun? Ya da burada nasıl söyleyebilirim? Sen işte orada mı kalıyorsun diyebilirim. Zaten bu L hem L'nın hem de otelin yerini tutuyor. Hem L'nın hem otelin yerini tutuyor. O yüzden orada otelde demiyorum. Artık sadece bir tanesini kullanıyorum. Ya tu L dimini diye sorarım, yani orada mı kalıyorsun, ya da tu L otel dimini, otelde mi kalıyorsun derim. Ev bu balafre na İstanbul'e. Yine burada bir bu görüyoruz. Bir de üçüncü tekil şahsın kullanıldığı bir yer görüyoruz. Zaten bunu söylememe gerek yok. Çünkü tekil kişi sadece kişi olmayabilir yani. Herhangi tekil ve o dediğimiz her şey olabilir. Burada işte uçakla bu balafrina İstanbul. Uçakla gelmiyor. O uçakla gelmiyor İstanbul'a diyoruz. Şimdi uçakla bu balafre bunun yerini ne tutabilir? Bu neye dönüşüyordu? Ev ve na İstanbul'u. O onunla İstanbul'a gelmiyor dedik burada da. Zaten onunla dediğim şey uçakla, uçak ile. Ben bu anlamı B ile verdim. Hem B'yi içeriyor ile anlamını, hem de uçak anlamını şuradaki ev sayesinde içeriyor. O yüzden bir daha onunla uçakla dememe gerek yok. Yani eğer ben ev B balafrena İstanbul dersem yanlış olur. O onunla uçakla İstanbul'a gelmiyor demiş olurum. Bu da gramer olarak yanlış. Hin lêkerin ku bi cinakên lêvxistî çêdibin. Hevan ûndvan divir de hin lêkeran dibînin. Ev lêker bûne lêkerên nû. Mesela gihiştin, buya tê gihiştin, işte ketin buya pê ketin, her vekidin. Ev hemû lêker bi cinakên lêvxistî çêbûne. Wek mînak, di gihiştin, buya tê gihiştin. Bi ketin, buya pê ketin. Mesela bu çava bêjim, bu tiştekî ketin ez nabêjim, ez bêjim pê ket. Êdî buya lêkereke nû. Bi xistin, buya pê xistin. Ji kirin, buya jê kirin. Ser ji kirin, buya ser jê kirin. Ji birin, buya jê birin. Li kirin, buya lê kirin. Arkadaşlar burada bu cinaktin levhası ile oluşan bazı fiilleri görüyoruz. Şunun bilgisini vereyim. Bu fiiller asıl anlamını kaybetmiş fiiller. Aslında türemiş fiil gibi düşünebilirsiniz. Örneğin giyiştin, yetişmek, dağıştın da deniliyor. Yetişmek ama T, giyiştin artık anlamak, kavramak. Bakın buradaki T nereden geliyor? D ve E'den geliyor arkadaşlar. Bunlar yan yana gelmiş. Artık yeni bir fiil olmuş diye giyiştin. O da bize anlamak, kavramak anlamını veriyor. Ya da ketin. Ketin normalde düşmek, girmek anlamı vardı. Ama şunların yan yana gelmesiyle P ketin ise yanmak demek arkadaşlar. Bir şeyin yanması, tutuşması. Ateşin yanması. Ya da aynı şekilde hıstın. Aslında hıstın işte koymak anlamı var. Ama P hıstın dediğimizde artık ateş yakmak anlamını veriyor bize. Kırın. Kesmek anlamında, ama ben J kırın dersem, kırın yapmaktı ama J kırın dersem artık kesmek anlamı var. Hatta şurada varmış zaten. Cebrin de öyle. Ser J kırın, ser kafa demek, kırın yapmak demek. Ama bu J, yani E'den oluşmuş J hepsi yan yana geliyor. Ser J kırın yeni bir fiil oluyor. Canlı hayvanı kesmek diye çevirdim ben. Çünkü ya aynen bu kurbanlarda kesiyoruz ya biz. Onun için kullanılıyor sadece. Yani ser kafa demek ama bu kafa kesmek yerine kullanılmıyor yani. Direkt canlı hayvanı kesmek anlamında kullanılıyor. Yine jebrin silmek. Brin, brin. Yan yana geliyor. Brin normalde götürmek arkadaşlar. Jebrin silmek oluyor. Yepyeni bir fiil oluyor. Kırın yine yapmak, etmekti. Kırın.
lekrin yani artık giydirmek oluyor. Tabii ki yine bunların hepsi üçüncü tekil kişi arkadaşlar. O yüzden giydirmeyi de çoğu kişiler için değil, tekilse kullanıyoruz. Bunun yerine mesela şey de diyebilirsiniz. İşte li keçahwe, işte ez li keçahwe, ez cile keçahwe li ve dikim de diyebilirsiniz. Bakın uzun hali o li ve kırın. Ama kısa hali le kırın. Ez le dikim, ben giydiriyorum anlamını veriyor direkt. Şimdi arkadaşlar burada çoğu artık kendi anlamlarını kaybetmişti ve yeni bir fiil oluşmuştu. Şurada da yine bu zamirlerle oluşan fiilleri görüyoruz ama burada anlamlarını kaybetmiyorlar. Sadece bunlarla oluşuyorlar. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Siz de kullanıma dikkat edin. Jikeseki, jitişteki haskirin. Birini sevmek. Fiil bu. Jikeseki, jitişteki haskirin. Yani ben şuraya işte ez jide hazdikim diyebilirim. Ben seni seviyorum. Ez jide hazdikim diyebilirim. Ben annemi seviyorum. Ez jivi hazdikim diyebilirim. Ben onu seviyorum. Buraya o biri geliyor ya da bir şey geliyor. Eğer ben bir şey kullanmayacaksam, isim falan vermeyeceksem direkt ne diyebilirim? Cinaki nefesi kullanabilirim. J haskirin yine sevmek anlamı. Yine bir şeyi, birini sevmek anlamını veriyor artık. Şuradaki J, J keseki ya da J tiştekin yerini tutuyor. Yine bunun açılımı ne? Az önce de gördüğümüz gibi J neyden oluşuyordu? J ve E'den oluşuyor arkadaşlar. Örneklere bakalım. Ez cihavine hazdikim. Ben yazı seviyorum. Ben bunu kısa olarak nasıl söyleyebilirim? Ez direkt J hazdikim. Onu seviyorum diyebilirim. Ama ez J havine hazdikim diyemem. Çünkü J zaten havinin yerini tutuyor burada arkadaşlar. Bir daha ben onu yazı seviyorum dememe gerek yok. Dest bitişteki kırın. Ango dest bekir'in. Bu çok fazla kullanılan bir fiil arkadaşlar. Çok yaygın bir fiil. Her ikisi de öyle. Dest bekir'in başlamak. Aslında dest bekir'in nereden geliyor? Dest bitişteki, yani bir şeye başlamaktan geliyor. O bir şeyi biz buna yazıyoruz. Örneğin dest bikar, dest bi herhangi bir şey. Ez dest bikari dikim dersen ben işe başlıyorum demiş oluyorum örneğin. Yani buraya bir şey gelmek zorunda. Peki ben onun yerine zamir kullanmak istersem dest bekir'in diyebilirim. Ona başlamak gibi oluyor arkadaşlar. Peki bu P nereden geldi? Biliyoruz. B ve tiştek, yani B ve E'den geldi. Birleşti ve burada P olarak fiilimiz oluştu. Şimdi bunun açılımına bakalım. Ez dest bizanınge hedikim. Ben üniversiteye başlıyorum. Ya da bunu kısa olarak nasıl söyleyebilirim? B ve E'yi gördüm. Ez dest bedikim. Ben ona başlıyorum demiş oldum. Ama ez dest bizanınge hedikim diyemem. Neden diyemem? Çünkü ben işte ona üniversiteye başlıyorum demiş olurum. Bu da yanlış olmuş olur. Tekrar dediğim gibi arkadaşlar buradaki çoğu yüklem yani yeni bir anlam kazanmış. Örneğin işte yetişmekle anlamak çok aynı fiiller değil. Ya da girmek, düşmekle yanmak da değil. Ama bakın yepyeni fiiller oluşuyor ama şunlar da aslını kaybetmiyor. Haşem var hindariyahwe. Ka onu bilirim peşi tahmin bakın. Ama musayek biyek biçin. Ez tiştek hedvirde. Red beşim evci dinimize. Çuvarı ve valahiye ez red beşim evci dinimize. Ev çi digre ez jwire, ez jwere, ez xwendekara xwere. C kese seyem digre. Li ser masê sindoqek heye. Nokta nokta de feki hene. Çi de feki hene, di sindoqê de feki hene. Ne olsa? Nexwazê çawa bidim bi cinabkê nefxistê de feki hene. Ev ji metrobüsê hez nake. Lê dîsa ji metrobüsê hez nake, lê dîsa tê kargehê. Çi were cêwî de? Lê dîsa pê tê kargehê. Ango em dikarin cêwî de binivîsin. Lê dîsa bi wê tê kargehê. Yani bi metrobüsê tê kargehê. Arkadaşlar bu örneği Türkçe'de anlatayım. O metrobüsü sevmiyor ama yine de onunla geliyor. İşe onunla geliyor diyeceğim. Onunla anlamını nasıl veriyorduk biz? İşte bu ile veriyorduk değil mi? Birliktelik anlamını nesneler için. Bu metrobüse diyebilirim burada. Ya da bu ve metrobüsenin kısaltılmış hali ve zamir kullanarak oluşmuş hali P diyebilirim. PT kargı. Onunla demiş oldum burada da. Avahiye de dehhani hene le de kaddikan tünene.
Çi var burada? Le de çi de qed dukan tunene? De avahiye de nefsa. Ez çava dikarim kurt bikim. Le de qed dukan tunene. Burada da dedik ki arkadaşlar binada 10 ev var ama nokta nokta hiç dükkan yok dedik. Neyde dükkan yok? Binada değil mi? Peki ben bina yerine onda anlamını nasıl verebilirim? The avahiye'de binada diyeceğime de diyorum. The ve e'nin yan yana gelmiş hali de'yi veriyordu bize. Tükenge des bikaridiki tükenge des de tişteki kırın. Kabinenin burada kare ev. Es pencemehe dest emeçi beşin. Deznan beşin bikari. C bu zaman geçidikre dest beydikim. Tu ji werzîşê hez dikî? Ji werzîşê. Na ez em ê çawa kurt bikin? Ez jê hez nakim. Ya dawîn ez nokta noktayê hez dikim lê belê ez nokta nokta nakerim. Em çawa dikarim vî çekim. Arkadaşlar şimdi son örneğimizde ben sevmek ama Kürtçedeki mantığı anladık artık. Bir şeyi sevmek olur o. Hani böyle bakmamız lazım. Bir şeyi seviyorum diyeceğim. Yani onu seviyorum diyeceğim örneğin o bir şey neyse. Nasıl söyleyebilirim bunu Tünafkin lehfasıyla? Ez, je, hezdikim. Ben onu seviyorum. Lebeli ama ben şimdi burada gerin görüyoruz. Gerin aramaktı. Ama bu fiil bir edatla oluşuyordu. Arkadaşlar bu edatla oluşan fiilleri, tüm edatları biz zaten çokça diğer kurlarda gördük. Eğer eksiniz varsa önce onlara dönüp bakabilirsiniz. Gerin tek başına kullanılmıyordu. Daha doğrusu gerin tek başına kullanılırsa gezmek anlamını verir. Ama lı keseki gerin olursa bu artık aramak anlamını veriyordu bize. O yüzden nasıl söyleyebilirim? L'ın yerini ne alacak burada? Ez, le, nagerim. Ben onu seviyorum ama onu aramıyorum demiş oldum burada da. Peli hevalin heja, em hatin daviya vaneye xwe, hevi dikmiş bu veci su devar bu evane. Hatta vaneye gedin lixwe baş binerin, lixwe mukatebin, heke kemasyon ve hebin, und karın ile astayken binerin, u Luan micaran guhtar bikin, şibar kutede gerek micaran gerek bir berfrehi ve gotin, unce dikarin ile binerin. Arkadaşlar diğer derste görüşmek üzere. Eğer dediğim gibi eksiğiniz varsa edat konusuna ayrı bakabilirsiniz, bükül konusuna ayrı bakabilirsiniz, edatlardan oluşmuş fiillere bakabilirsiniz. Bunların hepsi birinci kurda yer alıyor. Zaten bir video en fazla 20 dakika falan oluyor. O yüzden şey yapmayın yani. Eğer eksiğiniz varsa onları giderip bir daha gelip dersi dinleyebilirsiniz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi günler arkadaşlar. Hevalin heja, bixêratin fêrgeha Kurdî, îro mişara me mişarekî gelek balkêşe, ez ji Türk tele canîş bo vê mişarê. Mişara me dema boriya sade ye. Dema boriya sade ji bo lêkerên negerguhez. Em ê qasek din lê binêrin negerguhez çi ye, gevan bêjin gerguhez çi ye, em ê hînî van bibin. Ev dem dîsa demeke sereke ye, jiyana rojan de zaf ye, û bi min ji bo kesên Kurdî axir hinek dijwar li gorî dema bê. Ji ber ku hin qayde hene di nav jiyana rojane de em tiştekî diaxivin lê rastiya wan hinek cuda ye. Em ê hînî şaçiyên xwe jî bibin di vê waneyê de. Arkadaşlar 7. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu demaborya sade yani basit geçmiş zaman ya da dil geçmiş zaman diye çevirebiliriz. Bugünkü konumuzu Leyker'in negergühez başlığı altında inceleyeceğiz. Yani geçişsiz fiiller için işleyeceğiz. Negergühez geçişsiz demek. İlerleyen bu derste ve bundan sonraki derste geçişli olunca, geçişsiz olunca neler değişiyor bunu hep birlikte öğreneceğiz. Bu çok temel bir zaman. Bütün dillerde olduğu gibi artık geçmiş zamana giriş yapıyoruz. Şimdiye kadar beklememizin sebebi yani ikinci kura kadar beklememizin sebebi ise arkadaşlar tüm geçmiş zamanların diğer zamanlardan farklı olması. Çünkü artık başka bir kök üzerinden ilerleyeceğiz. Biz ne demiştik? Türkçe'de iki temel kök var. Şimdiki zaman kökü ve geçmiş zaman kökü. Şimdiki zaman kökünü biz şimdiki zamanda, geniş zamanda, gelecek zamanda ve birçok tipte kullandık. Artık başka bir kökle bizim işimiz. Yalnız şöyle bir şey,
Hiç Kürtçe bilmeyenler için bana göre, benim fikrim diğer zamanlar daha zor. İşte geniş zaman, gelecek zaman gibi. Çünkü bir kural yok o kökleri ezberlerken. Yani ezberlemek gerekiyor. Çoğu zaman bir kural yok. Bunda ise öyle bir şey yok. Hep küçücük bir kural var ve bütün kökleri direkt elde edebiliyorsunuz. Ama bunu da bu zamanda bence Kürtçe bilenler için biraz şey gelecek, biraz zor gelecek. Çünkü bazı kurallar var ki bizim günlük hayatımızda çok yerleşmiş. Biz öyle konuşuyoruz ama aslında öyle olmaması gerekiyor. Yani bazı hatalar yapıyoruz söylerken bunları. Şimdi hep birlikte tek tek göreceğiz. Bu derste geçişsiz fiiller için ve diğer dersler 8. derste ise geçişli fiiller için şimdiki zamanı öğreneceğiz. Şimdi ilk slaytımıza geçelim. Slayta hem mednekiye hem disa be mednekem dest be bıkın ve hem analiza metne bıkın behevre. Davuya hafte hevala mina zarokatiye ji amede hat stembole. من شبکه اول بالافرگه پیشوازی کرد. ام هاتن ماله me behna xoveda u em cmale derketin. Peşi em çun Taksim'e u em hatta Karaköy'e meşiyan. Em jur derbası Eminönü'ye bun. U mel vur masi xwar. Piştrajı em jiraya tramvaye hatta Beyazıt'e meşiyan. Me gelek cihin diroke ditin. Em zav vastiyan le me rojeke têru tiji derbas kir. Arkadaşlar bu metinin hepsi geçmiş zamanlı yazılmış bir metin. Şimdi bakalım anlamına. Davuya hafteye hevalamla zarukatiye ji amede hat İstanbul'a hafta sonu çocukluk arkadaşım Ahmet'ten İstanbul'a geldi. Gelmek fiili neydi arkadaşlar? Hatın. Hatından hat kalmış elimizde. Min şevake evli balafırgehi peşvazi kır. Ben sabah onu havaalanında karşıladım. Karşılamak peşvazi kırın. Em hatın mali. Biz eve geldik. Yine hatını görüyoruz ama em olduğu için, çoğul olduğu için kişi eki görüyoruz burada. Me behna xoveda. Behna xovedan dinlenmek arkadaşlar. Ve hesin de deniliyor. Behnvedan da deniliyor. Biz işte biraz dinlendik. U emcmali derketin. Ve evden çıktık derketin çıkmak. Peşi emtün Taksim'i. Önce Taksim'e gittik. Bu hem hatta Karaköy'e meşyan. Ve Karaköy'e kadar yürüdük. Meşin, yürümek fiilini görüyoruz. Emçivur derbası Eminönü'ye bun. Derbas bun. Diyor ki oradan Eminönü'ne geçtik. Derbas bun geçmek arkadaşlar. Umelur masihvar. Ve orada balık yedik. Pişraşı emçiraya tramvaya hatta Beyazıt'a meşyan. Sonra da tramvay yolundan Beyazıt'a kadar yürüdük. Meggelek cihin diroki didin. Biz birçok tarihi yer gördük. Emzavostiyan, biz çok yorulduk. Yorulmak vastan fiili. Le merojeke terutişi derbaskır. Ama terutişi dolu dolu. Dolu dolu bir gün geçirdik. Yine geçirmek derbaskırın fiilini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu fiilleri tek tek bir daha bakalım. Em yek biyek luan binerin li lekeran. Hevala min ji amede hat. Mekot ev kijan lekere, lekera hatin. Min ev peşvazi kir. Megot kijan lekere, peşvazi kirin. Em cimale derketin. Kijan lekere, derketin. Em çun Taksim'i. Kijan lekere, lekera çune. Em hatta Karaköy'e meşiyan. Kijan lekere, meşin. Melur masi xwar, kijan lekere, xwarin. Merrojeke hoş derbaskır. Kijan lekere, derbaskırın. Arkadaşlar burada şu fiillerin mastar halini, forma raderin dediğimiz mastar halini görüyorsunuz. Fiillerin mastar halini ve geçmiş zamanda da kullanımını görüyorsunuz cümle içinde. Şimdi burada dikkatinizi bir şey çekecek arkadaşlar. Bazen mesela şurada em demişiz, yani yalın zamir kullanmışız ama mesela burada me demişiz. Bükümlü zamir kullanmışız. Em için Taksim'e, biz Taksim'e gittik. Me masihvar, biz balık yedik. Temelde ikisi de geçmiş zaman ama biri yalın halde olmuş, biri bükümlü halde. Arkadaşlar bu tam da
geçişlilik, geçişsizlikle alakalı ve dersin başında ne dedik? Geçişsiz fiiller için olanı göreceğiz bu dersimizde, yani 7. dersimizde. O yüzden bizim işimiz bu ders için yalın olan zamirlerle ilgili. Şimdi bir de fiillere bir daha dönelim. Fiiller nasıl elde ediliyor geçmiş zamanda? Çok önemli. Dedik ki geçmiş zaman kökü ve işte şimdiki zaman kökü var. Adından da belli olacağı üzere tüm geçmiş zamanlarda geçmiş zaman kökünü kullanıyoruz. Ama bu kökün elde edilmesi çok kolay. Çünkü arkadaşlar bu forma raderin dediğimiz mastar halindeki fiillerden sonundaki biz neyi ya da ını atarsak, eğer ın varsa ın, ne varsa ne atarsak elimizde kalan bizim geçmiş zaman kökümüz oluyor. In varsa in gidiyor, ne varsa ne gidiyor. Tek tek bakalım. Çun gitmek fiili, sadece ne var, ne gitti. Benim geçmiş zaman köküm ne kaldı elimde? Sadece çu kaldı. Peki ez için örneğin bu cümleyi nasıl kuracağım? Ez çum, ez çum. Bakın sadece şimdiki zaman ez'e göre olan kişi eki geldi. Hatın fiili gelmek fiili. In var sonunda. Yanında ı da var. In varsa in gidiyor dedik. Elimizde hat kaldı. Peki ez'e göre nasıl çekeceğiz? Ez, hat, bir de kişi ekimiz ez hatım, ben geldim oldu. Huarım var arkadaşlar. Huarın in var sonunda. O yüzden in gitti. Huar kaldı elimizde. Nasıl söyleyeceğiz geçmiş zamanda? Min huar. Ben yedim. Burada artık şimdi kişi eki görmüyoruz artık burada. Bu bizim diğer ipucumuz. Ama geçişsiz fiillerde kişi ekini kullanıyoruz arkadaşlar. Zaten buradan tespit edebilirsiniz onu. Got'un söylemek. In var, in gitti. Got kaldı elimizde. Min, got, ben söyledim. Yine kişi ekini görmüyoruz çünkü bunlar geçişli fiil. Diğer dersimizin konusu. Gerin arkadaşlar gezmek. Ne var sadece? In yok. Bakın bu i değil. O yüzden neyi attık? Geri kaldı elimizde. Peki ez'e göre nasıl çekileceğiz? Ezgerim, ezgeriyam ya da her ikisi doğru. Habitin çalışmak. Sadece ne var? Bunlarda sakın şu i'yi de atmayın. Habit değil kökümüz. O şimdiki zamandaydı. Geçmiş zamanda ne varsa ne gidiyor, in varsa in gidiyor. Burada sadece ne var? Habiti kaldı kökümüz. Ez habitim, ben çalıştım oldu. Ahvin konuşmak. Ahvi ne vardı ne gitti? Geçmiş zaman kökü. Ez ahvim, ben konuştum oldu bu. Avetin atmak. In var, in gitti. Avet kaldı elimizde. Minavet, ben attım. Geçmiş zaman hali arkadaşlar. Şimdi dedik ki bazıları minle yapılıyor, bazıları ezle. Bu tamamen geçişli ve geçişsiz olma durumuna göre değişiyor. Ve biz bu derste ne gergöhezi yani geçişsizlik durumu üzerine, geçişsizlik durumunu öğreneceğiz. Bunun üzerinde duracağız. Hekeleyker ne gergöhez? Geçişsiz, intransitif ve yani geçişsiz ise fiilimiz. Breser tüneye, nesne yoktur. Kırdeharu dimine, özne yalın halde kalır arkadaşlar. Es, du, ev, em, hun, ev ya da işte isim kullanacaksam zozan, mırat, artık her neyse. Yalın halde, asla bükümlü halde değil. O min, te grubu değil, es, du grubundan kullanacağız. Leker ligori kırdeyi tek şandın. Fiil özneye göre çekimlenir. Ango hartafen kesalet dem karanin. Yani kişi ekleri kullanılır arkadaşlar. Kişi ekleri kullanılır. Örneğe bakalım. Şimdi burada çun gitmekti. Ne vardı ne gitmişti? Çu kalmıştı kökümüz. Peki sen gittin diyeceğim. Sen gitmek geçişsiz bir fiil. O yüzden tu halini kullanıyorum. Tu, çu, bir de kişi ekini kullanacağım. Ligori kırdeyi tek şandı. Tu çui. Sen gittin. Piştide senden sonra ez hadim, ben geldim. Gitmek ve gelmek bunlar geçişsiz fiil. O yüzden nesne almaz. Presertüneye, kırdeharu dimine özne yalın halde kaldı. Ligori kırdeyi tekşandın özneye göre de çekimledik. Şimdi biraz daha geçişsiz nasıl bileceğiz biz geçişsiz ya da geçişli olmasını? Biraz bunun üstünde duralım. Burada çok güzel ipuçlar var. Böyle liste yapmaya çalıştım. Sizin de daha kolay tespit edebilmeniz için. Şimdi birincisi dedik ki
nesne yoktur arkadaşlar. Breser tüneye, ango bersvaçiye tüneye. Nesne yoktur. Yani nenin cevabı yok. Şimdi Türkçe'de biz bunu öğrenirken okullarda hep neyi ve kimi soruların cevabını yok diye öğreniyorduk. Neyi ve kimi sorularının cevabı yok. O zaman geçişsiz oluyor. Örneğin, es hatim, ben geldim. Şimdi bakalım yani ne'nin cevabı var mı? Ben ne geldim? Saçma oluyor değil mi? Ben araba geldim olmaz örneğin. Ben arabayla geldim oluyor. Yani ben neyi geldim, ben kimi geldim? Bunların cevabı yok. O yüzden geçişsiz kabul ediliyor. Cevap yok. Versif ne? Peki geçişsizse ne yapıyorduk arkadaşlar? Şuradakileri yapıyoruz. Geçişsizse eğer kırda harudım yine özne yalın halde ve fiilde özne göre çekimleniyor. Bu kadar. Şimdi devam edelim diğer ipucumuza. Leykerin kubu bu ne çedbin ne gergühezin. Yine güzel bir ipucu bu. Diyor ki olmak fiiliyle oluşan fiiller geçişsizdir. Hani birleşik fiiller olmak fiili oluyor diye bazen. Örneğin ez nehoşbum. Ben hasta oldum. Tumazın buyi. Sen büyüdün. Böyle bum olmak fiiliyle oluşan tüm birleşik fiiller geçişsiz kabul ediliyor. Bir de arkadaşlar bunu bir yerde söylemiştim hatırlıyorum. Aslında neydi? Mesela ez nehoşum ben hastayım demek. O ımkişekleri var ya onların aslında olmak fiili, tıpkı İngilizce'deki to be fiili gibi olmak fiili olduğunu söylemiştik. O hani emizar to be'ye dönüşüyordu. Bizdeki kişi eklediyse buna dönüşüyordu. Mesela ez nehoşum onun şimdiki zamandaki hali. Ez nehoşbum onun geçmiş zamandaki hali ya da ez nehoşbubum onun gelecek zamandaki hali. Aslında onların hepsi olmak fiili. Ya da büyümek. Bunu nasıl çevirebiliriz? Hasta olmak, büyük olmak gibi yani mantalite bu aslında. Yine ezmazınım, ben büyüğüm, şimdi büyüğüm. Ezmazın bum, ben büyüdüm. Ezemazın bıbım, ben büyüyeceğim. Aslında o kişi eklerin hepsi olmak fiili. Hemu kartafın kesane drastiya xoda lekera bu nene hevano. Evet, buna da tik attık, bunu da öğrendik. Olmakla oluşan tüm fiiller geçişsiz kabul ediliyor. Yine bu ne demek? Bu bizim öznemizin yalın kaldığı ve fiilimizin de özneye göre çekimlenmesi demek. Lekerin bandore hamula çedikin ne gergezin. Yine çok güzel bir ipucu arkadaşlar. Bu %90 oranında doğru, yani bazı istisnalar var, o yüzden böyle belirttim. Diyor ki, bütün vücudumuza eğer bir fiil bütün vücudumuza etki ediyorsa biz onu geçişsiz kabul ediyoruz. Örneklere bakalım. Çun gitmek fiili. Şimdi ben bir yere gidince benim bütün vücudum hareket ediyor. Bütün vücudum gidiyor. O yüzden bu geçişsiz kabul ediliyor arkadaşlar. Hatin gelmek fiili. Yine bir yerden gelince bütün vücudum geliyor. O yüzden bütün vücuduma etki ettiği için bu fiil geçişsiz kabul ediliyor. Ketin düşmek, bütün vücudum düşüyor. Vastan yorulmak, bütün vücudum yoruluyor. Mırın ölmek, bütün vücudum ölüyor. Bu şekilde bütün vücudumuza etki ediyorsa arkadaşlar geçişsiz kabul ediliyor. Yine bu ne demek arkadaşlar? Geçişsiz kabul edilmesi demek. Öznenin yalın, fiilin de özne göre çekimlenmesi demek. Pıraniye lekerin kubu yine kadın ne gergöhezin. İlle biten fiillerin çoğu geçişsizdir. Bunu zaten şeyde görmüştük. O fiilleri öğrenirken, türemiş fiilleri öğrenirken söylemiştik. İnli oluyorsa hep kendi kendine olma anlamı var. Yani kendi kendine oluyorsa ne demek? Arkadaşlar nesnemiz yok demek zaten. Bir nesnemiz yok orada. Bu anlama geldiğini de söylemiştik. Hatta o zaman demiştik bunlar geçmiş zamanda işimize yarayacak. Evet, geçmiş zamanda inle bitiyorsa çoğunluğu, ama yine istisnalar var her dilde olduğu gibi. Geçişsiz kabul ediliyor. Örneğin gerin gezmek, fırın uçmak, barin yağmak, bazin koşmak, karisin donmak, kelin kaynamak. İlle biten fiillerin çoğu. Birkaç tane çıkarırsak sanırım hemen hemen hepsi diyebiliriz. Geçişsiz kabul ediliyor. Hatta arkadaşlar şimdi bir örnek vereceğim. Örneğin ahvin ya da peyvin konuşmak demek. Aslında ahvin ya da peyvin bunun geçişli olması gerekiyor değil mi? Çünkü ne konuştum? İşte bir şey hakkında konuştum, haber konuştum falan. Yani ne sormuştum, neyi konuştum diyebiliyorum. Bir cevap var. Ama arkadaşlar in ile bittiği için biz onu da geçişsiz kabul ediyoruz. Ve o yüzden es ahvim, es peyvim diyoruz. Min ahvi demiyoruz. Yine es, yani öznemiz yine yalın kalıyor. Normalde geçişli olması gerekiyor, ancak inle bittiği için
Yine biz bunu geçişsiz kabul ediyoruz. Ya da arkadaşlar mesela akıvin, peyvin konuşmak demek, haberden de konuşmak demek. Haberden ya da kısekırın da konuşmak demek. Arkadaşlar örneğin orada da dan yani vermek, aslında bir şeyi vermek geçişli ya da kısekırın yapmak, bir şeyi yapmak geçişli. Sırf bu fiillerden dolayı min haberda, min kısekır ama ez akıvim, ez peyvim. İnle bitenler geçişsiz gibi çekimleniyor. Diğerleri geçişli gibi çekimleniyor. Anlam aynı anlam olmasına rağmen. Böyle, Ember devam bakın. Şimdi arkadaşlar bazı fiilleri tüm kişilere göre çekimleyelim dedik ki. Geçişsiz ise nasıl anlıyoruz geçişsiz olmasını? Şu kurallardan anlıyoruz. Özne, yalın ve özneye göre çekimleniyor. Çun kokaviçiye demaboride ediyem himbun ten eminneyi babicin çuma destemede jibo eze es çum bo truye tu çuyi bo eve ev çu ev çuyena ev çu evci istisna dema boriye eme kasektin begerin vedare jibo em hun ev şu به همان شکل چکونه یعنی برای قارتافین kesane به همان şekline emçun, hunçun, evçun. Arkadaşlar şimdi çunda ne var sonunda neyi attık? Çu kaldı şimdi geçmiş zaman kökümüz. Bütün kişilere göre artık çekimleyebiliriz kişi şeklini kullanarak. Esçun ben gittim, tuçuyu sen gittin, evçu o gitti. Arkadaşlar burada dikkatinizi çeksin. Üçüncü kişi eki yok. Evçuye demiyorum artık. Geçmiş zamanda Kartafak esasem evçune üçüncü tekil kişi eki yok arkadaşlar. Kullanılmıyor. Emhun evçun biz gittik, siz gittiniz, onlar gittiler. Bilmeniz gereken şey ev için kullanılmıyor artık. Ya da ye. Şimdi devam edelim. Hatın gelmek, neyi gelmek, kimi gelmek cevabı yok. O yüzden geçişsiz fiil ya da bütün vücudumuz gidiyor. O yüzden geçişsiz fiil. Ne yapıyoruz? Geçişsiz fiil olunca ez grubundaki özneleri kullanıyoruz. Zamirleri kullanıyoruz. Es hatım, tu hati, ev hat, disa kartafak esaseyem tuneye, em hatın, hun hatın, ev hatın. Lekeram man. Tene ne heye ne çu kokavi destemede ma. Em ligori hemû kesan em çekin le dîsa bala xwe bidin. Yek gavaz cêkî dimînim hemû laşê min dimîne. Ji ber wî jî ez ê qartafên cinakên xwe rû bikarbînim. An jî ez çimam bersiv tune. Ji ber vê em wek negergo ez qebûl dikin. Em niha li gorî cinavkan çekin ez mam, tu may, ew ma dîsa qartafak esaseyem tuneye, em hûn ew man. Mirin in heye in çu destemede mirma em li gorî hemû kesan bikişînin ez mirim tu mirî ew mir dîsa qartafa kesasiyem tuneye em hun ew mirin çok ji bo kesên pirjimar qartaf bi heman şekli çêdibin aynine. Me got çi ya girîngçiye qartafa kesasiyem yani ji bo ewê tu qartaf nayê bikaran tuneye hevana. Lêkerên cewî dîsa ev jî rewşeke xweş e ji ber ku hinek cana serime tevlî hev dibe em rastiya wan binêrin. Arkadaşlar lêkerên cewî bunu böyle ikiz fiiller gibi çevirebiliriz. Yani ikiz çekimlenen fiiller gibi. Şimdi burada iki tane kullanım göreceğiz. İkisinin de doğru olduğunu göreceğiz. Eminim böyle biraz bilenler varsa evet böyle de söyleniyor aslında böyle de söyleniyor diyeceklerdir. Şimdi gerin gezmek dedik. Ne varsa ne gidiyor, ın varsa ne gidiyor. Burada ne var, ne attık. Geri kaldı değil mi kökümüz? Normalde nasıl demem lazım? Ez gerim. Ben gezdim. İşte neyi gezdim, kimi gezdim olmadığı için ez diyeceğim buna. Mın demeyeceğim. Ez gerim, ben gezdim. Peki biz bunu daha çok nasıl söylüyoruz ya da nasıl duyuyoruz? Ez geriyam gibi duruyoruz. Ez geriyam. Bu şekilde duyuyoruz. Neden arkadaşlar? İşte bu leykerin cevi formatına giriyor ve her iki kullanımda doğru. Her iki kullanımda doğru. Bunu da söyleyebilirsiniz, bunu da söyleyebilirsiniz. Asla yanlış değil. Bazin koşmak. Ne var ne gitti. Ez bazim, ben koştum. Ez baziyan, yine ben koştum. İkisi de doğru. Barin yağmak. Ne var ne gitti kökten. Bar kaldı kökümüz. Bari kaldı kökümüz. Baran bari, yağmur yağdı. Ya da baran bariya, yine yağmur yağdı demek. Kelin kaynamak. Ne var ne gitti. Af keli su kaynadı. Af keliya su kaynadı.
aynı şey. Kenin gülmek. Ev kenin onlar güldüler. Bakın keni kökümüz değil mi? Ne var ne gitti. Bir de çoğul kişi eki kullanılmış. Üçüncü çoğul kişi. Ev kenin onlar güldüler. Ev kenyan yine onlar güldüler. Vastan ya da vastin ikisi de yorulmak demek. Sözlükte böyle de görebilirsiniz, böyle de görebilirsiniz. Şimdi ne var ne gitti? Ya vasta ya da vasti her ikisi kaldı kökümüz. Ez vastan ben yoruldum, ez vastin ben yoruldum. Ya da ez vastiyam yine ben yoruldum demek. Her iki konumda doğru. Dikkatinizi bir şey çeksin. Bu hangi durumda oluyor arkadaşlar? Bu inle biten fiiller için oluyor. Yani her iki kullanımda duyabilirsiniz. Çoğunlukla bunu duyarsınız ama. Şu formu daha çok duyarsınız. Hatta sanırım böyle dile daha güzel mi geliyor? Belki o yüzden artık bu şekilde yerleşmiş. Neyine dema boruya sade. Neyinya hemu demin bori bneyi çedbin. Hevano hemu demin boriş. Bilive deme se demin bori dinjene yeni sereke. Neyinya hemu yan bneyi çedbin. Emel Begar Mina Kançı Biner'in çava çedbe. Arkadaşlar şimdi olumsuz formunu görüyoruz. Burada diyor ki bütün geçmiş zamanların olumsuzu ne ile yapılır? Yani fiilin başına ne getirilerek yapılır. İşte bu neye benziyor? Gelecek zamanda da ne yapıyorduk değil mi? Bu yatıp yerine ne getiriyorduk? Burada da öyle. Sadece bir şey atmamıza gerek yok. Çünkü geçmiş zaman eki yok aslında arkadaşlar. Sadece geçmiş zaman köküyle bir zaman oluşturuyoruz. Artık bir ek olmadığı için sadece hiçbir şey atmıyoruz. Asıl fiilin önüne getiriyoruz. Hep yaptığımız gibi. Es hatim mali le huşkamın bımında nehat. Es hatim ben geldim. Es hatim mali ben eve geldim. Le hoşkamın bımınra nehat ama kız kardeşim benimle gelmedi. Eğer ben olumlu yapmak isteseydim ne diyecektim? Bımınra hat diyecektim. Benimle geldi. O benimle geldi. Çünkü kişi olduğu için üçüncü tekil eki yok. Hatından sadece hat kaldı elimizde. Ama olumsuz yapıyorum. Ne yapıyorum? Sadece başına neyi getiriyorum? Emneketin azmine. Biz sınava girmedik. Eğer ben bunu olumlu yapmak istersem emketin azmine. Biz sınava girdik. Olumsuz yapacaksam sadece fiilimin önüne ne getiriyorum? Neketin azmine girmedik. Evdohşev zu raneza. O dün gece erken uyumadı. Arkadaşlar siz kendinize düşünün. Burada ne niye başta değil, niye ortada? Çünkü tıpkı bizim işte şimdiki zamanda ya da gelecek zamanda da böyle üstünü çizdiğimiz gibi eğer bir fiil ön ek alarak türemişse, örneğin burada razan, ra ön ekini görüyoruz. Böyle zamanlarda neydi? Hep eklerimiz ortaya geliyordu. Çünkü ne demiştik? Bizim için her zaman asıl fiildir. O yüzden olumlu zaman ekleri, olumsuzluk eki hep böyle asıl fiil kökünün önüne geliyor demiştik. Aynı kural burada da geçerli. Artık bir daha özellikle bunun için bir sayfa oluşturup böyle açıklamaya gerek yok. Çok fazla üstünde durduk. Üçüm anne çüy seyrani. Sen neden pikniğe gitmedin? Şimdi çüy seyrani dersem sen pikniğe gittin. Ne çüy dersem başına ne geçirsem artık onu olumsuz yaptım. Zilan he ve ne gerya mali. Yine ne görüyoruz? Gerinden ve gerin. Gezmekten dönmek. Zilan hala eve dönmedi, varmadı. Bir örnek alarak türemiş bir fiil görüyoruz burada. Böyle fiillerde ne oluyordu? Ne hep ortaya geliyordu arkadaşlar. Yani asıl fiilin önüne geliyordu. Burada da asıl fiilimiz gerin. Gerinde ne var, ne gitti, geri kaldı elimizde. Bu işte inle biten az önce gördüğümüz şey. Lekerin cevi ikiz şekillenmiş bir fiil. Vene gerimale ya da vene gerimale her iki formda doğru. Belin hal vermet nekeye min evmetin hinkerasa diye min vergirt. Yani ne min evilsan. Arkadaşlar burada Hinker'den aldığım bir metin var. Buradaki örneklerle biraz daha oturtalım geçmiş zamanı. Rokan felat keshene u evne kadına berahoda dağıttın kampinerin çıdıbeşin. Felat tudo likudere buyi. Megoçı lekerin kubu bune çedbin. Hamu neger gözün. Şberviji evvek tumaye. Edinette tumaye. Tudo likudere buyi. Felat sen dün neredeydin? Neredeydin? Şimdi tulkudereyi dersek sen neredesin? Ama ne demiştik? Kişi eklerinin geçmiş zaman hali aslında bun olmak fiili. Bunla olan bütün fiiller de her zaman zaten geçişsiz kabul ediliyor. O yüzden özne sade kaldığı, özne göre çekimlendi. İyi almış burada kişi ekleri. Ez litegerim
Ben seni aradım. Bakın gerim. Bu gerim fiili aslında bu le gerin, yani birini aramak, bu gezmek değil. Çünkü r ile kullanıldığını görüyoruz. Yine inle bittiği için ama pardon, neyle bittiği için neyi attım geri kaldı elinde. Ben seni aradım. Arkadaşlar bu da yine şey bir fiil aslında. Ben neyi aradım, kimi aradım aslında geçişli olması gerekiyor ama ne demiştik? İnle bitenlerde böyle bir şey var. İnle bitenler çoğu zaman yine geçişsiz kabul ediliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Bez ez ne geçtim de yine bunu ne giyiştim ne gıhaştım ikisini de söyleyebilirsiniz. Ama bu ama yerine kullanılıyor. Le de diyebilirsiniz. Sana ulaşamadım. Gıhaştın ulaşmak ya da giyiştin her iki formda doğru. ın var, ın gidiyor sonunda. Ez'e göre çekimliyoruz. O yüzden ın geldi kişi eki ve sana ulaşmadım. Olumsuzluk ekini başına getirdik. Do ez çum guntro kancan. Ferhat Beçe do ez çum guntro kancan. Lekera tüneye pır heysanet gore ezihat yakşandın. Ez çum ez bersif tüneyeş bervijine gergöze li gore ezet yakşandın. Anje hamula şimindiçe li gore ezet yakşandın. Xeyr bu. Disem forma bori dibinin. Çima hevano çi berko ez bejim xeyre ev daman haye leme çi got me got kartafen kesane gış lekera bunene çi bovici gavan var digenin dema bori ediyor forma bu em dibinin forma bu iç bune çi neçu. Arkadaşlar dedim ki şimdi ben xeyre dersem hayırdır xeyre, yani şimdi hayırdır aslında şimdiki zaman ya da geniş zaman cümlesi. Ama hayır böyle nasıl çevireyim? Hayırdı yani ne oldu gibi söyleyeceksem artık ne dedik? Kişi eklerinin hepsi aslında bun olmak fiili dedik. O yüzden geçmiş zamanda bu ile olan formu görüyoruz. Zaten bunu da söyleyecek bir şey yok yani zaten olmakla oluşursa ne gergez falan. Bir de bun neyle bittiği için neyi attık? Artık geçmiş zaman halini kullandık. Da biramın ne hoş bu. Aynı şeyi görüyoruz. Diyor ki büyük annem hastalandı. Şimdi nehoş edersem şimdi hasta, nehoş o hasta. Ama hastalandı artık o kişi ekini bu olan formunu görüyorum. Geçmiş zamana çeviriyorum çünkü. O hastalandı, nehoş bun. Yine bununla oluştuğu için burada öznemimizin büküme uğramaması gerekiyor. Ama burada bir tamlama var. Da piramın büyük annem diyoruz. Benim büyük annem. Eğer ben burada isim kullansaydım örneğin da piramın ismi Navi da piramın biraz çılbe. Bilal Fatih Bebe. Yani bir isim kullanacaksam ben, eğer büyük annemin ismini kullanacaksam artık orada büyüküm halini kullanmama gerek yok. Zaten bunu öğrendik geçişsiz fiillerde. Çünkü özne hep yalın kalıyor. Ez çum Serdan'a ve ben onu ziyarete gittim. Serdan şey demek böyle. Aynen ziyaret bir çevirebiliriz. Onun ziyaretine gittim. Gitmek fiili, geçişsiz bir fiil. Neyi gittim, kimi gittim cevap yok. Ya da bütün vücudumuz gidiyor. O yüzden yine geçişsiz. Özne, yalın, fiil özneye göre çekimlenmiş. Hevi dıkım kunne ne hoşçaka grambe. Pardon arkadaşlar. Umuyorum ki ağır bir hastalık değildir. Yani aynen ağır bir hastalık değildir. Böyle çevirebiliriz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim biraz alakasız konuyla. Burada ne hoşı gibi görüyoruz. Şimdi önceden bunu bazen yorumlarda da soru olarak soruyorsunuz. Ben hepsini aslında i ile yazıyorum. Önceden y'nin önündeki i'yi biz ı formunda yazıyorduk. Yani bu bizim i'miz ya. Çünkü işte şey deniliyordu. Çünkü o y'den dolayı bir yarım i sesi zaten çıkıyor. Bir daha i yazmamıza gerek yok falan deniliyordu. Ama sonradan bu kural değişti. Son 3 senedir, 2-3 senedir hatta değişmeye başladı. Şimdi biraz daha oturdu. Artık i'yi i olarak yazıyoruz. Çünkü diyoruz ki kökün asla değişmemesi gerekiyor. Bu kuraldan dolayı bazen kelimelerin kökü değişiyordu. O yüzden değişti bu kural. Hala böyle yazan var. Şimdi iyi gibi yazan var. Ben çoğunlukla iyi gibi yazıyorum. Tercihi de size bırakıyorum. Kitaplar yanlış diyor ama onu söyleyeyim. Ben demiyorum ama ben de iyi gibi yazıyorum artık. Bu da kitabın eski çapı olduğu için. Türkçe'de çap deniliyordur umarım. Jiber çapak yerine jiber bir şey heji ve ı der bastı be. Naha çavaya şimdi nasıl? Naha baştıra şimdi daha iyi. Bakın
buradaki her şeyi biz gördük. Baştır daha iyi. Yani eğer eksikleriniz varsa mutlaka birinci kura bakın. Bir de arkadaşlar birinci kurda 29 tane konu verdik biz. Aslında birinci konu konusu o kadar fazla değildi. Ama hem işte o Covid dönemi herkes evdeydi, çıkamıyoruz dışarı. Sizin de çok iyi faydalanmanızı istedik. O yüzden aslında ikinci kur konularının çoğunu da orada vermiş olduk. O yüzden güzel konular var. Eğer böyle kafanıza koyduysanız, çalışmak istiyorsanız teker teker başlayarak gidebilirsiniz. Sıralaması güzel, hepsi birbiriyle alakalı ve hepsi birbirinin üstüne eklenerek devam ediyor. O yüzden mesela bir derste gördüğünüz bir kelimeyi işte 2 ders sonra da görebiliyorsunuz ya da bir kalıbı. O yüzden eksikleriniz varsa öyle işte baştır daha iyi. Eğer bu tür şeyler varsa dönebilirsiniz o derslere. Derbasibe geçmiş olsun. Spastikim ve doçıkır. Teşekkür ederim. Sen dün ne yaptın? Burada ne görüyoruz? De. Sen ne yaptın? Şimdi bu bir diğer dersimizin konusu ama yapmak fiili, neyi yapmak, kim yapmak geçişti. Böyle söyleyip kapatmış olalım şimdilik bu konuyu. Tu beştar civine bu. Sen toplantıya katıldın mı? Beştar bun katılmak, bununla oluşan bir birleşik fiil. O yüzden ne yaptım? Öznemi yalın halde kullandım ve fiilimi de özneye göre çekimledim. Beli, evet. Çava derbas bu. Nasıl geçti? Yine derbas bun geçmek fiili. Bununla oluşan fiiller hepsi geçişsiz. Çava derbas bu direkt kullanıyorum. Eğer ben burada şey deseydim, yani toplantı nasıl geçti deseydim, civin çava derbas. Yani civini yalın halde bırakacaktım değil mi? Artık bükümlü halini kullanmayacaktım. Bu kuraldan dolayı yani olmak fiiliyle oluşan her şey geçişsiz. Geçişsiz de özne yalın kalıyor. Özne yalın kalıyor ve özneye göre çekimleniyor. Geleki baş bu. Çok iyiydi. Yine baş bun iyi olmak. İyiydi diyorum. Bun ile oluştuğu için geçişsiz kabul ediliyor. Yine civin baş bu. Bu şekilde oluyor. Bir de işte geleki baş bu çok iyiydi. Zav baş bu çok iyiydi. Pır baş bu çok iyiydi. Böyle bunların hepsi çok demek oluyor. Kullanmak da size kalmış hangisini kullanmak isterseniz. Jibilite senin dışında senden başka hemu havar hatın. Tüm arkadaşlar geldi. Çoğul olduğu için çoğul olarak çekilmemiş hatın fiili. Jibilite senin dışında burada jibili bir daha çek gördüğümüz için hatta jibilite senin dışında böyle bir tamlama da olduğu için bükümlü hali kullanıldı. Bunu da bir şeyde görmüştük. Kahanek dersimizde görmüştük. Yani bağlaç dersimizde görmüştük bu bağlacı. Bunu da söylemiş olayım. Beli hevanon hajem derbasi hindari ekibibin. Disavak hergav peşi ez beşim un jinek bir fikrin u em hevdure libas ve binerin. Tudona bir çıma bimere hatın neyni şanoye. Diyor ki sen dün değil ondan önceki gün bu bir işte o 2 gün öncesi anlamını veriyor. Yani dün değil ondan önceki günün anlamını veriyor. Bimere bizimle. Neden bizimle tiyatroya gelmedin? Emeçi bakın. Hatın heye, ın heye, ın çüteni destemede hatma. Ez bejim hat jbotuye me bekşinin hati şanoye tiyatroya geldin. Emin neyini bakın. Neyini demetçi dıkır. Tenime ne dani peşavi. Nahu emeçi hava bejin. Bümere ne hati şanoye. Karete kengi kadim. Dvırda ne heye ne çu, ev iye ne iye bala hobitin, teni ne çu kadima. Ez bejim karete kenge, şa bejim ego dekerin ceviye ev yani du form hene her düşür aste. Kadi anşe kadiya, her düşür astın. Mağbıtara nokta heye, peyvin neyini, heval nomeçi god, ne heye ne çu peyvi mağbıt kok, eze forma neyini büküm ne deyim ne bin peşavi ne peyvi. Bu evi ji kartafa kesane tüneye ne hoze rast usa bejim ne peyvi. Arkadaşlar işte bu istisna olan fiillerden birini görüyoruz. Peyvin konuşmak. Ne var sonunda ne gitti? Peyvi kaldı elimde. Olumsuz yapacağım ne peyvi oldu. Üçüncü kişiye göre çekileceğim dedim ki üçüncü kişiye ki yok geçmiş zaman için. Bir şey getirmiyorum ne peyvi. Ev bitere ne peyvi. O seninle neden konuşmadı dedik. Ama burada konuşmak fiilini görüyoruz. Aslında konuşmak geçişli bir fiil. Çünkü neyi konuşmak, kimi konuşmak bunların cevabı var. Ama inle bittiği için geçişsiz kabul ediliyor arkadaşlar. O yüzden öznemiz yalın halde, sade halde kullanılıyor burada.
Ez li semsûrê ji dayîk bûn. Lêkera ji dayîk bûn lêkereke hevedûdanê em dibînin. Têde bûn heye ji bo wî bersîva min hêj sane bûn hebe ne gerguez. İşte kirde xerumaye li gorî kirdeyî were kişandin. Li gorî ezê jî ne heye min ne avê. Ez li semsûrê ji dayîk bûn. Ji dayîk bûn doğmak arkadaşlar. Doğmak. Bun var o yüzden geçişsiz. Ez'e göre çekimleyeceğim yani özneme göre çekimleyeceğim. İşte özlem sade yalın halde kalıyor. Ne yapıyorum? Ne var fiilinde neyi atıyorum. O yüzden ez'e göre de çekimlersem me getiriyorum. Ez için olan kişi şeklini. İşte dayık bun. Ben Semsur'da Adıyaman'da doğdum. Oldu. Parna perar. Yine bir per görüyoruz burada. Burada arkadaşlar parna perar bir kalıp geçen sene değil ondan önceki sene. Yani yine o bir önceki anlamını verdi. Em de batlane de biz tatilde, batlane tatil demek. Lekera çune heye ezigori emi bikşinim. Naho em çun vane biz tatilde Van'a gittik. Arkadaşlar şimdiki zaman geçmiş zaman kökü sadece şu ya çok fazla şimdiki zaman kökü diyorum çünkü hep ağız alışkanlığı ya onu bir sürede kullandık. O yüzden kusura bakmayın umarım kafanızı karıştırmamışımdır. Geçmiş zaman kökü sadece şu ne var ne attık. Em'e göre çekimledik. Em için olan kişi şeklini getirdim. Neyi getirdim? Em için gittik oldu. U ave. Disaz ligori emi bükşini. Ketin in heye inçu ket madde sisteminde ligori emi em ketin ave. Ez irozu jikar derketin ez çi derketin bersirtine anca hamula aşemi dertkeve ji berwêjî ne gerguheze ji berwêjî gorî ezî were kişandin in heye inçu dicêwî de jî li gorî ezê qertefa kesane hat derketin ew saat dişeşan de gaçtin hevpeyvîne Gıhaştın, ez çi gaçtım tüneye, anja hamulaci min digîje, hamulaci min digîje, ji bervêjî ne gerguheze, li gorî evê were kişandin, heke yek jimar be, yek jimar, pir jimar, ez çawa bêjim, inçû kokma destîme de, ew gıhaştın. Wek min got, diyare ku pir jimar e. Belê hevalên hêja, duanê me bi dawî bû, hevkadin wek min got em ê êdî ji bo lêkerîn gerguhez em ê li demaborya sade anci li demaborya dêdeyî binerin. Her du form çirasın yani demaborya sade, demaborya dêdeyî heman micara ku em îro hîn bûn. Hêvî dikim ji bo we jî sûdewar bû. Ya birastî tiştekî û niha ji ber bikin tune wek min got yani ne wek dema niha, dema fireh, dema bihê. Yani tenê in hebe in diçe, ne hebe ne diçe, işte kirde xero dimîne, gorî kirdeyî tê kişandin. Tenê ev VG senedi burada. Baş bilirim. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Güzel bir dersti. Çok önemli bir konuydu. Ben de bu materyali hazırlarken böyle sizin işinizi kolaylaştırmaya çalıştım o kurallarla. Umarım anlayabilmişsinizdir. Faydalı olmuştur sizin için. Unutmuyoruz. Ne var arkadaşlar? Sade geçmiş zamanda yani görülen geçmiş zamanda sanırım böyle çevriliyor. In varsa in gidiyor, ne varsa ne gidiyor kökünde. Bunu öğrendik. Öznemiz yalın halde kullanılıyor. Özneye göre çekimleniyor. Bunu öğrendik. Bir de üçüncü tekil kişi için herhangi bir ek olmadığını öğrendik. Yani kişi ekinin kullanılmadığını öğrendik. Bu kadardı bugünkü dersimizin konusu. Diğer derste geçişli fiiller için geçmiş zamanda görüşmek üzere arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Kurdi. İro emek dema borya sade, ancak dema borya dedeyi berdevam bikin. Li cari emel ser lekerin gerguhez bisekin. Duane bori de jbo lekerin ne gerguhez dema bori çava çedbe, em hin bubun. Nahaçı heke leker gerguhez be çava çedbe, em hini ve bibin. Arkadaşlar 8. dersimize hoş geldiniz. Yine basit geçmiş zamandan devam edeceğiz. Ya da görülen geçmiş zaman ya da dili geçmiş zaman her ne diyorsanız. Ancak
Bu 8. dersimizde artık Türkçeden ayrılan kısmını göreceğiz. Türkçeden farklı kısmını göreceğiz geçmiş zaman için. Çünkü bu dersimizde eğer fiil geçişli ise geçmiş zaman cümlesi nasıl kurulur? Hep birlikte bunu öğreneceğiz. Diğer derste ne dedik? İşte geçişli değil ise yani nesne almıyorsa ne oluyordu? Özne hep yalın halde kullanılıyordu ve biz fiili özneye göre çekmiyorduk. Fiil kökünü bulmak çok kolaydı. Bunların hepsini öğrenmiştik. Şimdi bu dersin ayrıntılarına geçelim. Dîsa metnek heye em bi hevdûre bixwînin. Merhaba hevalîzînar. Hêvî dikim rewşate baş e. Bibore min nameya te dereng bersivan. Min dest bi karekî nû kir. Lewma min derfet nedît ku ji te re binivîsim. Te di nameya xwe de gotiye ez nexweş ketim. Li xwe miqatebe. Heke pêwîstiyekî te hebe min haydar bike. Digel Slavan berîtan. Bila bala jî bikişîne divir de min heye, te heye. Ango cinavkên tawan dihene, cinavkên xwe tunene. Tev jî hevokên dema borîne. Lê cinavkên me nexerûne, tawan dîne. Arkadaşlar şimdi burada bazı geçmiş zaman cümleleri geçiyor. Bunların hep birlikte tek tek analizini yapalım. Burada dikkatimizi çekmesi gereken şey kullanılan zamirlerin bükümlü zamir olması. Şimdi o cümleler burada ayrıntısıyla yazıyor. Bir tek tek analiz edelim. Min nameyata bersivand. Ben mektubunu cevapladım. Bakın tipik bir geçmiş zaman cümlesi ama ez yok, onun yerine min var. Ya da min dest bikare kir. Ben bir işe başladım. Yine tipik bir geçmiş zaman cümlesi ama bükümlü zamir var. Min derfet nedir? Derfet değilken böyle fırsat bulmadım. Böyle çevirince böyle düşünebilirsiniz. Ben fırsat bulmadım ya da te dinamaya hodegot. Ez ne hoş getim. Te dinamaya hodegot. Sen mektubunda söyledin. Arkadaşlar burada dikkatimizi çekmesi gereken şey buradaki fiillerin hepsinin nesne alması. Şurada kırmızıyla belirttiklerimin hepsi nesne. Örneğin min nameyate bersivand dediğimde ben mektubunu cevapladım. Ben neyi cevapladım? Mektubunu. Bakın neyi sorusunun cevabı nesne olarak karşında. Ya da min dest bikare kir. Ben bir işe başladım. Ben neye başladım? İşe arkadaşlar. Min derfet nedir? Ben fırsat bulmadım. Ben neyi bulmadım? Ben fırsat bulmadım. Ya da ted namaya hodegot. Sen mektubunda söyledin. Neyi söyledin? Ez ne hoş geldin. Hasta olduğunu söyledin. Bunların hepsi bize neyi cevabını veriyor? Neyi sorusunun cevabını veriyor? O yüzden bu fiillerin hepsi geçişli. Yani şunu diyebiliriz. Eğer fiilimiz geçişliyse kullanılan zamirler bükümlü zamir olmalı ya da özne de büküme uğramalı. Şu cümleye bakalım. Ez ne hoş geldin. Ez ne hoş geldin. Ben hasta düştüm. Tam karşılığı bu. Yine ketin fiilinin geçen derste geçişsiz bir fiil olduğunu görmüştük. Çünkü ketin böyle girmek, düşmek anlamlarını veriyordu ve bir fiil böyle bütün vücudumuzu etkiliyorsa geçişsizdi, değil mi? Ya da neyi düştüm? Cevabı yok. Bu yüzden geçişsiz. Eğer geçişsiz ise tıpkı buradaki gibi özne yalın halde, eğer geçişli ise tıpkı buradakiler gibi özne bükümlü halde olur arkadaşlar. Dediğim gibi Türkçe'de tek bir karşılığı var. Ben yaptım, ben ettim, ben geldim, ben gittim. Ama Türkçe'de durum bu yönden değişiyor. Burada bazı cümleler var. Şimdi bu cümlelere de tek tek bakalım. Hevalamıcı Ahmet Ehad. Arkadaşım Ahmet'ten geldi. Arkadaşlar neyi geldi? Cevap yok. Kimi geldi? Cevap yok. O yüzden öznenin bükümlü halde olması gerekiyor. Eğer ben burada isim kullansaydım mesela ev Ahmet Ehad diyecektim. Yani ev sade halde, yalın halde olacaktı. Min ev peçvazikir. Ben onu karşıladım. Ben neyi karşıladım, kimi karşıladım? Cevap var. Onu karşıladım. O yüzden bükümlü halde. Em cimali derketim. Biz evden çıktık. Biz neyi çıktık, kimi çıktık? Cevap yok. Ya da bütün vücudumuz çıkıyor. O yüzden geçişsiz. O yüzden yalın halde. Em tun Taksim'e. Biz Taksim'e gittik. Yine hem bütün vücudumuz Taksim'e gidiyor, etkileniyor. Hem de neyi gittik sorusunun cevabı yok. O yüzden özne yalın halde. Em hatta Karaköy'e meşyan. Biz Karaköy'e kadar yürüdük. Hem bütün vücudumuz yürüyor. Hem neyi yürüdük cevabı yok. Hem de demiştik ki inle biten fiillerin çoğu zaten geçişsiz kabul ediliyor. Tüm bu sebeplerden dolayı yine yalın halde öznemiz. Melhur masihar. Biz orada balık yedik. Neyi yedik? Balığı yedik. Bir cevap var ya da huarın fiilinin burada geçişli olduğunu anlıyoruz ve o yüzden öznemiz büküme uğramış. Me rojeke hoş derbastır.
Biz güzel bir gün geçirdik. Biz neyi geçirdik? Güzel bir günü geçirdik. Bunun cevabı var. O yüzden bükümlü halde. Vejmrat iştek negut. O bana bir şey söylemedi. Neyi söylemedi? Bir şeyi söylemedi. Bunun cevabı var. O yüzden bükümlü halde. Bakın bükümlü zamir kullandım. Es hatta şebeke kabitim. Ben sabaha kadar çalıştım. Arkadaşlar aslında neyi çalıştım? Belki bunun cevabı vardır. Matematiği çalıştım, dersi çalıştım. Ancak inle biten fiillerin istisnası olduğunu söylemiştik geçen dersimizde. O yüzden yine geçişsiz kabul ediyor ve yalın halde öznemiz. Müjdikane kolaya zerkri. Müjdikane kolaya zerkri. Viçi kri o neyi aldı? Kolaya zer. Cevabı var değil mi? O yüzden burada yine ne görüyoruz? Evin vi'ye dönüştüğünü yani bükümlü halde kullanıldığını görüyoruz. Vej xwarine haznekir. O yemeği sevmedi. O neyi sevmedi? Yemeği sevmedi. Cevap var. O yüzden bükümlü bir zamir görüyoruz. Peki eğer zamir değil de isim olursa ne olacak? Zelal xwarine haznekir. Yine neyi sevmedi? Yemeği. Cevabımız bize gösteriyor ki bu bir bu bir geçişli fiil. O yüzden eğer isim kullanacaksam da bükümlü halini kullanacağım. Zelal kadın olduğu için kadın büküm ekiyle bu ismi büküme uğrattım. Sterkli Batman mazın bu. Mazın bun büyümek. Sterk Batman'da büyüdü. Ne demiştik? Bununla olan tüm fiiller geçişsiz kabul ediliyor. O yüzden sterk burada yalın halde. Eğer bu geçişli bir fiil olsaydı sterke diyecektik örneğin. Min name ekşen. Ben bir mektup gönderdim. Neyi gönderdim? Bir mektup gönderdim. Bunun cevabı var. O yüzden bükümlü halde. Yani mantık bu. Eğer geçişsiz ise yalın halde öznem. Eğer geçişli ise bükümlü halde. Zaten bükümü nasıl yapıyorduk? İşte büküm zamirlerimiz vardı, ismi bükümlü hale getirebiliyorduk. Hep aynı mantık devam ediyor burada. Bir de arkadaşlar şimdi biz geçen dersimizde bir fiilin nasıl geçişsiz olduğunu bazı kurallarla öğrendik değil mi? İşte o bütün vücudumuzu etkiliyorsa ya da inle bitiyorsa ya da içinde bun varsa ya da neyi kimi soruların cevabı yoksa o zaman hep geçişsiz oluyordu. Şimdi bununla ilgili bazı ipuçlarını bu sefer geçişli fiiller için verelim ki işimiz kolaylaşsın. Öncelikle bir bakalım gel gözü tespit kırna lekeran. Fiilleri biz nasıl tespit edeceğiz? Buna bakacağız. Bireysel heye, ango bersvatçiye heye. Nesne vardır yani ne sorusunun cevabı vardır. Türkçe'de de hani öğrenirken öyle öğreniyorduk yani neyi kimi soruların cevabı varsa geçişlidir. Örneğin min xwar, min çi xwar, sev, nan, xwarın u her vekidim bersifeye. Ben yedim. Ben neyi yedim aslında? İşte elma yedim, ekmek yedim, yemek yedim. Yani cevap var. O yüzden eğer cevap varsa, eğer nesne olmasa bile ben fiilim geçişli olduğu için özneyi büküme uğratmak zorundayım. Lekerin kubgrine çedibin gergöhezin. Kırın yani yapmak, etmek fiiliyle oluşan birleşik fiiller geçişli kabul ediyor. Peki aklınıza getirin. Geçişsiz olması için ne olması gerekiyordu? Bunun yerine ne demiştik geçen dersimizde? Eğer bir fiil bun yani olmak fiiliyle oluşuyorsa geçişsiz, onun buradaki karşılığı eğer yapmak, etmek fiiliyle oluşuyorsa geçişli kabul edilir. Yani kırın ile ilgili bütün birleşik fiiller, içinde kırın geçen bütün fiiller geçişlidir arkadaşlar. Ve mazın kır, o büyüttü. Aslında o neyi büyüttü? Örneğin o kızını büyüttü, o bir köpek büyüttü, o olayı büyüttü, bir sürü şey olabilir. Yani cevap var. Bir şeyi yapmak, bir şeyi etmek. O yüzden kırınla olduğu için bu geçişli. O yüzden öznemiz büküme uğramış. Tegermkir. Sen ısıttın. Sen neyi ısıttın? Yemeği ısıttın, suyu ısıttın, çorbayı ısıttın. Yine cevap var. Bakın burada özellikle nesne yazmama gerek yok. Av germkir dememe gerek yok örneğin. Nesne olmasa bile neyi ve kimi sorana cevap verebildiğim için bu bir geçişli fiildir. O yüzden de öznem büküme uğramış. Lekerin kurbandori perçek ile açedikin gergöhesin. Sersedi notraste. Şimdi biz geçen dersimizde demiştik ki eğer bir fiil bütün vücudumuza etki ediyorsa tabii ki bu %100 olan bir kural değil. Bazı istisnalar var ama bütün vücudumuza etki ediyorsa geçişsizdir. Örneğin mirin ölmek fiili bütün vücudumuz ölüyor. Geçişsiz o yüzden işte ezmirim diyoruz. Ama eğer bir fiil ya da bir olay sadece bizim vücudumuzun bir parçasıyla oluşuyorsa geçişlidir arkadaşlar. Örneklere bakalım. Xwarın yemek fiili sadece ağızla oluyor. Ya da neyi yedim cevap oluyor. Goten söylemek sadece ağızla oluyor. Ya da neyi söyledim bunun cevabı var. Bihistin duymak sadece kulakla oluyor. Ya da neyi duydum cevabı var. Avetin atmak elle ya da ayakla oluyor.
ya da neyi attım cevabı var. Ditten görmek sadece gözle oluyor ya da neyi gördüm bunun cevabı var. Yani vücudumuzun bir parçasını kullandığımız fiillerde eğer yani o fiil vücudumuzun bir parçasına etki ediyorsa o zaman o geçişlidir. Bu da güzel bir ipucu ama dediğim gibi %90 yani tabii ki istisnalar olabilir. Devam edelim. Franya lekerin kubu andın edi kadın gergühezin. Andın ile biten fiillerin çoğu geçişlidir arkadaşlar. Bunun peki diğer dersteki karşılığı neydi? Eğer bir fiil in ile bitiyorsa geçişsizdi. Eğer andınla bitiyorsa da geçişlidir. Bu biz inle biten fiiller, andınla biten fiiller bu birinci kurda sanırım şimdiki zamandaydı. Bu fiiller üzerine bir ders yapmıştık. Orada aslında biraz ipucusunu vermiştik. Hani birinde inle bitiyorsa kendi kendine olma anlamı var. Andınla bitiyorsa yaptırmak anlamı var. O yüzden nesne oluşuyor demiştik. Geçişli oluyor demiştik. Bakalım örneklere. Gerandın gezdirmek. Bakın gerandın birini gezdirmek. Gerin gezmek de değil mi? Kendi kendine gezersin ama gerandın gezdirmek, birini gezdirmek, bir şeyi gezdirmek. Zaten o biri bir şey dediğim şey benim nesnem oluyor. Yani zaten fiil geçişli oluyor. Frandın uçurmak, şandın göndermek, bazandın koşturmak. Örneğin bazin koşmaktı. O yüzden ez bazim ya da ez baziyam diyorduk inle bittiği için. Ama artık bazandın koşturmak oluyor. Min bazant demem gerekiyor. Min hesfafa bazant örneğin. Kelin kaynamaktı. Av keli ya da av keliya. Bakın hiçbir büküm yok. Çünkü inle bitiyor. Ama kelandın kaynatmak oluyor artık. Min av keland. Artık orada min demem gerekiyor. Kalandın kızartmak. Kalin kızarmak. Kalandın kızartmak. Yine bir şey kızartırsınız değil mi? Bir yemeği, her eti. O yüzden cevap oluyor ya da andınla bitiyor. Diğer karşılığı. O yüzden fiilimiz geçişli arkadaşlar. Şimdi yine bu listeyi bence yazın bir yere. Tıpkı diğer dersin negergöhezi kısmında olduğu gibi kendiniz o karşılaştırmayı yapabilirsiniz. Yani orada negergöhez olması için tüm şartlar aslında burada gergöhez olması için de var. Peki eğer fiilimiz gergöhez yani geçişliyse biz hangi sıralamayı takip edeceğiz? Heke leker gergöhez geçişli transitif ve leker breseridigre. Minak min ev got. Diyor ki eğer bir fiil geçişli ise fiil nesne alır. Dediğim gibi nesne cümlede yer almıyorsa bile gizli nesne olarak var. Örneğin min got dersem ben söyledim. Ama aslında bunun karşılığı ne? Ben onu söyledim örneğin. Ya da ben bir şeyi söyledim. Ama bir şey var orada değil mi? Özellikle belirtmeme gerek yok. Anlıyoruz ki nesne alıyor. Nesne alabiliyorsa geçişlidir. Arkadaşlar bu sıralamayı takip ederseniz hiçbir yanlış yapmayacaksınız. Sonra tespit ettik geçişli. Yapacağımız diğer bir şey özneyi büküme uğratmak. Eğer zamir ise bükümlü zamirleri kullanacağız. Min, de, we, we, me, ve, one gibi. Eğer isim ise özneyi büküme uğratacağız. Örneğin Zozan bir isim. Peki bunun bükümlü hali nasıl oluyor? Zozani. Mırat, mıradi. Zarok eğer çoğul yapacaksam, çoğul halde büküme uğrayacaksam zarokan. Diğer yapacağımız şey, şimdi anladık. Özneyi büküme uğratıyoruz. Diğer yapacağımız şey ise arkadaşlar nesneyi sade bırakmak. Yani büküm eklerini kullanmamak. Jüberku breser harudimine ve min sefar. Ben elmayı yedim. Arkadaşlar şimdi bizim çok yaptığımız bir yanlış. Min sevan har diyoruz örneğin. Ben elmaları yedim. Ama bu yanlış. İki tane bükümü yan yana getiremeyiz. Eğer ben bunu min yapıyorsam ki harın fiili, yemek yemek fiili geçişli bir fiil yapmak zorundayım. O zaman benim nesnemi yani sev kelimesini yalın halde bırakmam gerekiyor. Şimdi devam edelim. Çok önemli bir kural. Leker ligori breseri tekşandın. Ango kartafen kesane ligori kırdeyi naim bıkaranin. Diyor ki fiilimiz nesneye göre çekimlenir. Özneye göre değil arkadaşlar. Yani kişi ekleri, özneye göre olan kişi ekleri kullanılmaz. Bu çok çok önemli bir kural. Çünkü işte tam da bu noktada Türkçeden ayrılıyor. Bunu nasıl çevirebiliriz Türkçe'ye? Örneğin şöyle diyebiliriz. Ben seni gördüm. Aslında orada bene göre çekimliyoruz değil mi? Özneye göre çekimliyoruz. Ama görmek geçişli olduğu için bunun Kürtçe karşılığı biraz saçma gelecek ama ben seni gördün
Yani sene göre çekimliyorum orada. Yani nesneye göre çekimliyorum arkadaşlar. Bu kural çok önemli. Şimdi örneklerimize bakalım. Min sev xwar. Benim buradan anlayacağım şey birincisi xwarın yemek yemek fiili. Geçişli bir fiil çünkü neyi yedim cevap var. Ya da vücudumun bir parçasıyla yani ağzımla yapıyorum. O yüzden geçişli ve direkt ezmina dönüştü. Eğer ben burada sev xwar dersem yediğim elmanın bir tane olduğunu anlıyorum arkadaşlar. Peki bunu eğer birden fazla elma yediysem, 2 elma yediysem min du sev artık çoğul eki getirmem lazım. Xwarın demem lazım. Min du sev xwarın. Bakın min du sevan xwarın yanlış. Çünkü ben buraya büküm eki getiremem. Çünkü nesne sade kalır. Sadece özne büküme uğrar. Orada nesnenin çoğul olduğunu ben nereden anlıyorum? Fiilimdeki ekten anlıyorum arkadaşlar. Şimdi biraz daha ayrıntılı inceleyelim. Peşil ile kelebinere gergözan ne gergöze. Arkadaşlar geçmiş zaman cümlesi kuracaksak yapacağımız ilk şey fiile bakmak olmalı. Fiil geçişli mi, geçişsiz mi? Şimdi şurada geçen dersin küçük bir özeti var. Eğer fiil geçişsiz ise hekende gergöhez be. Kırda harudumine ve estu evsa berdevam dike. Öznemiz yalın kalıyor. Leker ligorik kırdeye tek çandın. Fiilimiz de özneye göre çekimleniyor. Ama eğer fiil geçişli ise, arkadaşlar bu sıralama çok önemli. Gerçekten kendi öğrencilerimizde de görüyoruz. Böyle bu sıralamayla gidince yanlış minimuma iniyor. 1 yapmanız gereken özne büküme uğrar. Gırda ditave. 2 yapmanız gereken bireysel harudumine nesne yalın halde kalır. Ek almaz. Büküm eklerini asla almaz. Ya seyemci leker ligori bireyseli tek şandın. Fiil nesneye göre çekimlenir. Zvirminakake kam hevrabinirin ez kevok ditin. Ben güvercin görmek. Şimdi biz bundan geçmiş zaman cümlesi yapacağız arkadaşlar. Önce bir bakalım. Ditin, görmek. Geçişli mi geçişsiz mi? Neyi gördüm? Güvercini zaten nesnem önümde duruyor. Bir şeyi görürüm. Ya da ditin görmek gözle yapılıyor. Vücudun bir parçasıyla yapılıyor. O yüzden ne diyorum arkadaşlar? Fiilim geçişli. Ditin gergöze. Peki, ditin gergöhez. Fiilim geçişliyse yapmam gerekenler neler? Kırdedı teve. O yüzden ez neye dönüşecek arkadaşlar? Bunu artık büküme uğratacağım. Ez min olur arkadaşlar. Artık min kullanmam gerekiyor yerine. Bireysel harudumine kevok yani güvercin sade halde kalacak. Hiçbir yer gelmeyecek. Bireysel kevok yani bireysel amcı şuhaye. Leker ligori bireysel tekşandı. Şimdi de fiilimi nesneye göre çekimlemek kaldı. Ben burada tekillik çoğulluk belirtmedim. Eğer ben desem ki min kevok dit ben güvercini gördüm. Eğer ben desem ki min kevok ditin ben güvercinleri gördüm olacak. Yani tamamen ben burada fiile gelen ekten anlıyorum nesnemin tekil ya da çoğul olduğunu. Asla özneye göre değil, nesneye göre çekimliyorum arkadaşlar. Şuradaki, şu ditin'deki ından da anlıyorum ki kevok orada pırıcım var yani çoğul. Min kevok dit ben güvercini gördüm tekil. Min kevok ditin ben güvercinleri gördüm çoğul. Şimdi arkadaşlar dedik ki geçişli fiiller her zaman nesneye göre çekimleniyor. O yüzden burada öznemizin hangi kişi olması önemli değil. Her zaman zaten biz nesneye göre çekimliyoruz. Yani tamam kırdedı tave özne büküme uğruyor. Örneğin min kullanabiliriz, tek kullanabiliriz, ve kullanabiliriz. Ya da eğer isim kullanacaksak zilan diyeceksek zilane demeliyiz. We diyebiliriz ya da barani eğer isim kullanacaksak. Me diyebiliriz, ve diyebiliriz, one diyebiliriz. Yine üçüncü çoğul kişi için isim kullanacaksak, örneğin misafir edeceksek meyvannan deriz. Bunlara bağlı olmaksızın nesneye göre çekimleniyor arkadaşlar. Burada nesnemiz sevek, bir elma ya da du sev ya da sadece sev de diyebilirsiniz. O da fark etmiyor yani. Fiil huarın gergühezi zaten yemek geçişli. Çekimleyelim huarını seve göre. Eğer bunların hepsi ve sevekse huar, tekil. Zaten olumsuzun neyle olduğunu söylemiştik bütün geçmiş zamanda. Münte, ve, vi, me, ve, van, sevek, huar, an için ne huar? Yedik ya da yemedik. Yine aynı zamirler heke du sevbe, huarın, an için ne huarın?
Evci dravşa prıjmaride tepkarani. Yani arkadaşlar tekrar söylediğimiz gibi bunlardan bağımsız olarak nesneye göre çekimliyoruz. Nesne çoğulsa çoğul, tekilse tekil eki geliyor, bu kadar. Şimdi o örneklere bir daha bakalım. Dersin başındaki örnekler burada. Burada nesneyi tespit etmeye çalışalım arkadaşlar. Bir de nesne yönünden bakalım. Bir de az önce bir sürü kural verdik ya, işte vücudun bir parçası falan falan. Hani hangi durumda geçişli oluyor. Hevalam camedeha tatin, artık bunda duracak bir şey yok. Geçişsiz. Minev peçvaziktir. Arkadaşlar peçvazi kırın, yani karşılamak fiili kırın ile oluşan bir birleşik fiil. O yüzden yine büküme uğraması gerekiyor. Ya da neyi karşıladın cevabı var. Ama ne dedik az önce? Kırın ile oluyorsa geçişlidir arkadaşlar. Heke bir kırın içe belekerek evleyker gergöheze. Em cumali derketinin em tüm taksimi, burada artık bir daha aynı şeyleri söylemeye gerek yok. Ya da meşinin işte geçişsiz olduğunu söylemiştik. Ama melvur masik var. Biz orada balık yedik. Ya da balığı yedik. Aslında böyle çevirirsek daha doğru olur. Yemek arkadaşlar hem neyi sorusuna cevap veriyor, tamam, ama hem de ne dedik? Vücudun tek bir parçasıyla oluşuyorsa o şey. Örneğin huarın ağızla oluştuğu için yine geçişli arkadaşlar ve neyi sorusunun cevabı zaten masi balık olarak önümde duruyor. O yüzden büküme uğradım. Merojeke hoş derbaskır. Yine bakın derbaskırın, bu bir geçirmek, güzel bir gün geçirdik. Yine kırın ile oluşan bileşik fiil. O yüzden büküme uğradı. Ya da neyi geçirdik? Zaten nesnem önümde duruyor. Güzel bir gün. Bir de arkadaşlar bakın burada meçhol olmasına rağmen merojeke hoş derbaskırın demiyorum asla. Çünkü rojeke hoş güzel bir gün. O yüzden güzel bir gün, yani tekil. O yüzden tekil halde kalıyor. Asla M'ye göre değil, nesneye göre çekimliyorum. Vücudumun ratıştek ne god? Şimdi god'un söylemek ne dedik? Eğer ağzın, yani vücudun bir parçasıyla oluşuyorsa, örneğin god'un ağızla oluşuyor, geçişlidir. O yüzden yine büküme uğramış. Ez hatta şevake habittim. Aynı şey arkadaşlar. İnle bitmiş. O yüzden geçişsiz, ya da dedik zaten neyi cevabın olsa bile inden dolayı geçişsiz kabul ediliyor. Ve jidikane kolay zerkri. Arkadaşlar aslında burada bir istisna görüyoruz. Şimdi dedik ki inle bitenlerin hepsi, yani inle bitenlerin çoğu, aslında o zaman tam hepsi demedik, bazı istisnalar var dedik. Krin, satın almak bunlardan biri. İnle bitmesine rağmen zaten neyi aldım cevap da var. Ama hani bazılarında cevap olduğu halde inle bittiği için geçişsiz kabul ediliyor. Bu öyle bir fiil değil. Yani inle bitmesine rağmen geçişli artık. Neyi aldım? İşte sarı kolayı aldım. O yüzden, ya da o sarı kolayı aldı. Bükümlü hale gelmiş. Veçvarne haznekir. Haskırın arkadaşlar. Şı haskırın. Sevmek fiili kırın ile oluşan bir fiil olduğu için geçişlidir. O yüzden burada ve kullanılmış. Aynı şekilde isim olduğu için yine söylediğim gibi zelale olması gerekiyor. Burada bun ile oluşan bir fiil var. Az önce söylediğim gibi bun ile oluşanlar geçişsiz, kırın ile oluşanlar geçişli. Şandın, bakın minname ekşand, aslında bu şandın fiili şandın andınla bittiği için ne dedik biz? Andınla biten fiiller geçişli kabul ediliyor. Yani bu diğer kurallara göre de değerlendirebilirsiniz. Umarım sizin de işinizi kolaylaştırır. Naci hindariye keye min ev hindari hinkera stadyen vargırt. Unci dikaran hinkera jibnerin naham pevraj şeklin. Hop peşi katak mimikın disa bersi ve en behevre bir bersinin. Min do kuşken xwe u dîtin heye. Dîtin gergüheze. Em biçav dibînin, yani parçekî açığa dibînin, û ez çi dibînin bersif heye. Ji ber wî jî kirde tewya ye. Vê hevano bala xwe bidin bireserê xuşkên xwe. Bireser çê divirde? Pircimare. Me got em li gorî bireserê bikişînin, ji ber ku bireser jî pircimare. Ez ê qaytefa pircimariyê lê zêde bikim. Ez ê bêjim dîtin. Arkadaşlar ben dün kız kardeşlerimi gördüm. Şimdi görmek geçişli. Çünkü hem vücudumuzun bir parçasıyla görüyoruz, hem de neyi görmek, kimi görmek cevap var. O yüzden özlem büküme uğramış. Ama kız kardeşlerimi, burada benim nesnem çoğul arkadaşlar. Çoğul olduğu için de ben fiil köküm dit, burada ını attık. Bunları geçen derste yaptık zaten. Hani ın varsa ın gidiyordu, ne varsa ne gidiyordu. Attık, dit kaldı kök. Ama çoğul olduğu için artık çoğulluk ekine getirmem gerekiyor. Ditin.
Diyetin arkadaşlar. Min dokuşken. Xo diyetin cevabı. Ez bi mizginere kabınerin meşin gergöze ne gergöze. Bi iğne kadiyaye. Anji hamul açemedi meşe. Anji çi meşin bersif tüneye. Ciber veci kırdı harumaye. Ez çi becim ez gori kırdeyi bikşinimedi. Bi mizginere du form bu. Meşim anji meşiyam. Her duçi rast. Meşim anji meşiyam. Arkadaşlar inle biten bir fiil. Ya da bütün vücudumuz yürüyor. Ben dün mizginle yürüdüm diyeceğiz. Bütün vücudumuz yürüyor. Ya da neyi yürüdüm cevap yok. O yüzden geçişsiz. Geçişsizse özne yalındı ve özne göre çekimliyorduk. Yani kişi ekini kullanıyorduk. Kişi ekini kullandım. Ezmeşiyem. Vaneame saat dipencan de kadin heye. Kadin lekereke neger göze hevano. Belki bir iğne bıdavi buye. Arkadaşlar dersimiz 5'te bitti diyeceğim. Ama kadın fiili inle bittiği için geçişsiz. O yüzden vaneame artık özneye göre çekimlenecek. Özne burada vaneame dersimiz. Ders bir tane olduğu için kadi ya da kadiya. Yani herhangi bir çoğuluk eki gelmeyecek artık. Min doh evari rojname ne uxandın. Ez neyini bükümeydi. Ben dün akşam gazete okumadım diyeceğim. Arkadaşlar burada şimdi xandın okumak ya gözle okuruz ya ağızla okuruz ya da neyi okuruz cevabı var. Her türlü bu artık bir geçişli fiil. O yüzden özne büküme uğramış. Ben eğer yalnız şöyle bir şey var burada. Eğer benim kastettiğim tek bir tane gazete ise tekil olarak kullanacağım. Eğer kastettiğim birden fazla gazete ise çoğul ekini kullanacağım. Fiile ekleyeceğim. Fiilden anlıyorum artık arkadaşlar onun nesnenin tek ya da çoğul olduğunu. Asla buraya rojnameyan demiyorum örneğin. O çoğul büküm ekini getirmiyorum. Yani dediğim gibi her ikisi doğru. Eğer nehwand de diyebilirsiniz, nehwandın da diyebilirsiniz. Eğer nesnemiz tekil ya da çoğulsa arkadaşlar. Zolzane dohcilên xwe û min çi şuşt bersif hene ji xwe bersif diyar ber çavê min e cilên xwe ji ber wê jî gerguheze ji ber wê jî kirdê dibe bita we kirdeta wiya ye bûye zolzanê heke bireser pırcımar ve pırcımar yekşimar ve yekşimar kal bireser binirin cilên xwe elbiselerini kıyafetlerini yıkadı. Buradan nesneye göre çekimliyorum. Geçişli olduğu için zaten şuradaki bükümden de anlıyoruz artık. Geçişli bir fiil. Nesneye göre çekimleyeceğim. Nesnem elbiselerine olduğu için, yani çoğul olduğu için şuştun. Mesela dinahan de şif bu xwarın heye. Hevanı xwarın gergöze eden vid zanen. Em bir devê xwe dixwin, yani perçek ile aşağı xwe dixwin. Anjî işte ez çi dixwin bersif heye. Ji ber wê gergöze, ji ber wê kirdeta wiya ye. Ez ê li gorî bireserê bikişînimedî. Bireser şîve ne dusek şîvin. Tenê şîveke ji ber wê jî ez ê bêjim xwar. Kabinên bala xwe bidin. Ez li gorî meyê nakişînim. Ez li gorî bireserê dikişînim. Ev der pırcımar bêje ji ber ku biresera min yekşimar e yekşimarma. Te name nivîsîn. Hevalno nivîsîn. Belê bi îne dixede lê ji ber ku ez çi nivîsim işte name ji xwe dîsa bersîv jî diyar e li ber çavê min e biresera min li ber çavê min e ji ber wê jî gerguheze ez ê li gorî bireserê bikişînim. Koka wî çi ye tenê ne heye ne çû nivîsîma ji ber ku yekşimar e te name nivîsî. Te name nivîsî ez wisa dipirsim. Arkadaşlar burada yazı yazmayı görüyoruz. İnle bitmesine rağmen aslında sen mektup yazdın mı diye soruyorum. Zaten neyi yazdın mı mektup cevabım karşımda. O yüzden nesnem var. Dediğim gibi bu inle bitenlerin işte bu da inle bitmesine rağmen yine de geçişli. Çünkü cevabı çok belli. Bir de arkadaşlar aslında bu yazı yazmak bunun içinde bazı tartışmalar var. Çünkü birçok kişi de şey gibi kullanıyor. Dename nevisan. Onu andın ile geçişli yapmaya çalışıyor. Dename nevisan. Bu formu da çok duyarsınız. Ama işte dediğim gibi zaten cevabım karşımda olduğu için, nesnem olduğu için bu bir geçişli fiil olarak ben kabul ediyorum. Size bırakıyorum. Her iki kullanımda kullanabilirsiniz. Delale, rohat ve xwendin. Ve xwendin arkadaşlar davet etmek. Davet etmek. Xwendinle oluşan bir türemiş fiil bu.
Arkadaşlar davet etmek birini davet etmek değil mi? O yüzden geçişli fiildir, cevabı var. Neyi davet etmek? İşte birini. Neyi ve kim sorunun cevabı var. O yüzden öznem büküme uğramış. Nesnem yalın halde kalmış. Ve nesneye göre çekimliyorum. Behvent. Yani sadece tekrar olarak kullanıyorum. Mecbo taşte hekerun çekirin. Biz kahvaltı için yumurta yaptık. Kırın ile oluştuğu için arkadaşlar geçişli bir fiildir. Yapmak, etmek varsa, kırın varsa bir fiilin içinde o fiil geçişli değildir. Öznem büküme uğramış. Şurada öznem büküme uğramış. Şimdi eğer kastettiğim tek bir yumurtaysa çekir. Eğer birden fazla yumurtaysa çekirin. Yani size kalmış. Hangisini kastetmek istediğinize kalmış. Ya dehemin ev hilkişin serdari. Hilkişin, onlar ağaca tırmandı diyeceğiz. Hem inle bitiyor hem bütün vücut tırmanıyor. Bu yüzden geçişsiz kabul ediliyor. O yüzden öznem yalın halde burada. Eğer ben burada özneye göre çekimleyeceğim. Eğer kastettiğim kişi tekil ise hilkişi. Eğer kastettiğim kişi onlar demek istiyorsam hilkişin diyeceğim artık. Tamamen yani öznenin tekil ya da çoğul olmasına göre. Ez doh çun dibistane. Ediyem zan çun neger göze. Kırdı harumaye. Jgol ezil gori ezi bikşinim. O neyniye. Ez ne çun dibistane. Em 10 sal beri hatin İstanbul'e. Ez içi bejim. Hatin neger göze çod vaneye boride em li seri zal sekinin. Nexwazil gori kırdeyi bikşinim. Kırdı haruye. Li gori emirci em hatin. Zelal ji ser darê û ketin. Şo ketin me got bû di dersa borî de neger göze ji ber wê kirde xerumaye ji ber wê zê gorî kirdeyê bikişînim nexwazî çawa bêjim ji ber ku yekjimare ew ket. Me çi gotu? Me gotu bû qartafek kesasî hem tune ye. Ji bo evê heke yekjimar be qartafek tune ye. Min ji zelalê hez kirin. Me çi got? Heke lêkerek bi kirinê çêbû be, ew lêker gerguheze, kirde tewyaye, bi reser divê xerû be, min ji ber wê mînakê da, lê ji ber ku pişta çeke tewyaye, lê yekjimare, ez ê gorî yekjimareyê bikişînim, kir. Arkadaşlar burada bu örneği bilerek verdim. Ben Zelal'i sevdim. Bunu diyeceğiz. Şimdi sevmek, kirin, yani şu keseki has kirin. Kirin ile oluşan bir fiil olduğu için ya da birini sevmek cevap olduğu için bu bir geçişli fiil. O yüzden öznem büküme uğradı. Ancak arkadaşlar dedik ki özne büküme uğrar, nesne yalın halde kalır ve nesneye göre çekimlenir. Burada bakın zelale, nesnemi bükümlü halde görüyorum. Peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi arkadaşlar j'dan sonra gelmesi. Yani eğer ne demiştik? Edattan sonra gelen isimler mutlaka büküme uğrar. O yüzden bu da büküme uğramış. Yani bundan dolayı, yoksa kural bozulmuyor şu anda. Geli hevalin heyeca em hatin davya vaneye xwe ev vaneye ki geleki giringe ev vaneye bori û vaneye bê. Ev hersê bi hevdûra girêdayîne ji ber wê jê bişopînin, li ser hevdû bişopînin. Em ê heftiya din jî aslında em ê derbasî micareke nû bibin, micarekê gelek balkeşe, lê bi vê micarê jî tekildar e, em ê bi hevdûra binêrin. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Şimdi az önce söylediklerimi bir daha tekrarlayayım. Geçen haftaki dersimiz, bu dersimiz ve haftaya işleyeceğimiz dersimiz birbiriyle çok alakalı. Üçü de birbirini takip ediyor. O yüzden bunları sırasıyla izlemeniz çok önemli. Eğer iyi öğrenmek istiyorsanız. Gelecek haftaki dersimizde sadece Kürtçe'ye özgü olan bir kuralı işleyeceğiz bunlarla alakalı. Hani böyle dedik ya, nesneye göre çekimleniyor, özne yalın halde kalıyor. Şimdiye kadar hep nesne işte tekil mi çoğul mu bunun üstüne durduk. Ama nesne bir şeyse, bir zamirse nasıl yapacağız? O ben seni gördüğümdeki o seniyi nasıl söyleyeceğiz? Hep birlikte bunu öğreneceğiz. Bu kısımda özellikle bizim yani Kürtçe konuşanların, böyle ailesinden öğrenerek konuşanların biraz yanlış yaptığı bir konu. Hani genelde sonradan doğrusu öğreniliyor. Hep birlikte bunların üstüne duracağız. Siz de biraz araştırabilirsiniz dersten önce. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Bu kadar var.
Geli hevalên hêja û xêratên Fêrga Kurdî em hatin wane nehemîn û îro mijara me di kurmancî de ergetiviye. Çoğun jî dizanin zimanê Kurdî û Tirkiş hev gelek cuda ne. Aydê malbatên cuda ne, taybetmendiyên wan cuda ne. Lê bi min cudahiya herî mezin ev mijara ergetiviye. Em ê vêga bi kurahî lê binêrin di kurmancî de ergetivî çawa çêkbe. Arkadaşlar 9. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde Kürtçe'de ergatiflik kavramını işleyeceğiz. Şimdi ergatifliği şöyle açıklayabiliriz. Aslında birazcık görmüş olduk biz bu konuyu geçen dersimizde. Arkadaşlar ergatiflik fiilin özneye göre değil de nesneye göre çekimlendiği, nesnenin etkisi altında kaldığı durumdur. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Eğer Türkçe ergatif bir dil olsaydı ben seni görüyorumu biz bene göre çekimliyoruz ya. Ben seni görüyorsun olacak örneğin. Sene göre çekimlenecekti. Yani bu şekilde oluyor. Nesneye göre çekimlendiği durum. Gelelim bunun Kürtçedeki yerine. Arkadaşlar biraz bilgi sahibi olalım konuştuğumuz dil hakkında. Kürtçe yarı ergatif bir dil. Yani sadece geçmiş zamanlarda ergatif var ve geçmiş zamanda fiilin geçişli olduğu durumda var. Şimdi tam bir önceki dersimizde geçişli fiiller için geçmiş zamanı öğrendik. Ve orada fiilin nesneye göre çekimlendiğini öğrendik. Örneğin ben elma yiyorum ben elma yedim dediğimde orada elma teklisi işte tekil yapıyorduk, çoğulsa çoğul yapıyorduk. Şimdi elma yerine başka nesneler olursa nasıl olacak? Biraz ayrıntısını ineceğiz bu dersin. Belem peşil liser minakam binerin ka ergativi jmara çidbece. Minaka yekem min sev xwar. Ez çi fehm dikim divirde? Min sev xwar. Ben elma yedim. Sadece tek bir elma var. Peki ben bunun tek bir elma olduğunu nereden anlıyorum arkadaşlar? Çünkü bakın geçen dersimizde dedik ki işte huarın geçişli bir fiil. Çünkü hem neyi yedim bunun cevabı var hem de vücudumuzun tek bir parçasıyla yapıyorduk. Bu da diğer ipucumuzdu. O yüzden geçişli ise özne büküm oluyordu. Nesneye göre çekiliyorduk. Nesne tek ise herhangi bir ek yok. Burada ne anlıyorum? Elmanın tek bir elma olduğunu anlıyorum. Em dîsa werin min sêv xwarin. Ez ji vir çi fehm dikim hevalno? Dîsa bi heman şeklî lêker gerguheze, li gorî birêserê tê kişandin, kirde ditewe. Ez ji vî qartefa pirjimariyê fehm dikim ku min ji sêveke zaftir sêv xwarin, ango hejmara sêvan pirjimare. Ji sêveke zaftirin. Arkadaşlar aynı şekilde min sêv xwarin dediğimde yine elmaya göre çekimliyorum ama artık burada elmanın çoğul olduğunu anlıyorum. Şuradaki çoğulluk ekinde. Bir de arkadaşlar dikkatinizi çeksin. Min sevan xwar değil. Çünkü iki tane bükümü yan yana kullanamayız. Birazdan ayrıntılı bu kuralları işleyeceğiz teker teker. Em werin ya davi min du sev xwarin. Dîsa qartefa pirjimariye heye. Ji ber çi? Ji ber ku evan xwe diyar du sev yani ji sêvekî ji xwe zaftire. Yani burada jî bi tevayî dîsa pirjimare ji ber wî jî divan de her duyan de qartefa pirjimarî hatine. Em dikarin çi bêjin hevalno? Divan her sê hevokan de jî lêker li gorî sêvê, ango li gorî birêserê tê kişandin. Üçünün ortak yanında arkadaşlar fiilin nesneye göre yani elmaya göre çekimlenmesidir. Lê ergativî çi ye kam hinek dijî bi berfirehî lê binêrin. Rewşa lêkerê ya ku li gorî birêserê tê kişandine fiilin nesneye göre çekimlendiği durumdur. Bunu artık anladık. Şimdi Türkçe'ye değerlendirecek olursak belki kafanızda bir karşılaştırma yapmak istersiniz. Tirki zmaneke akuzatifi. Türkçe akuzatif bir değil yani ergatif değil. Lêker her zaman ligori kırdeye tekçandın. Fiil her zaman özneye göre çekimlenir. Ben seni görüyorum derken burada bene göre ya da ben seni göreceğim gelecek zamanda yine bene göre ya da geçmiş zamanda ben seni gördüm yine bene göre. Her zaman özneye göre çekimlenir. İşte kişi ekleri alır. Lêker her zaman ligori kırdeye ango ben tekçandın. Kurmancı da kış çavadı be hevano. Kurmancı zamaneki niv ergative. Kürtçe yarı ergatif bir dil. Yarı ergatif. Tene de demin bori de lêker dibin bandora bireser dedim yine. Led ve lêkerame gergühezbe. Sadece geçmiş zamanlarda fiil nesnenin etkisi altında kalır. Ama fiilin geçişli olması durumunda arkadaşlar. Çünkü örneğin es çum dediğimizde İşte gitmek geçişsizdi o yüzden özne yalın halde. Ez çum, ben gittim. Burada herhangi bir ergatiflik durum yok. Zaten nesne yok. Hani geçişsiz fiil ne demek? Nesnenin olmadığı fiil demek. Eğer nesne varsa yani fiilimiz geçişliyse o fiil nesnenin etkisi altında kalır. Şimdi örneklere bakalım. Es seveki duhum. Ben bir elmayı yiyorum.
Tu seyvan duxuy. Sen elmaları yiyorsun. Evet seyve buxuy. O elmayı yiyecek. Ligori kırdeyi. Her tüm ligori kırdeyi hat ekşandan. Yani diğer işte şimdiki zamanda, gelecek zamanda, e, geniş zamanda bu durumlarda hep özneye göre çekimleniyor ve o yüzden kişi ekleri alıyor gördüğünüz gibi. Ama geçmiş zamanda baktığımızda min sev xwar, min du sev xwarım. Ben elma yedim, ben 2 elma yedim. İkisinde de nesneye göre çekimlenmiş. Burada artık özneye göre çekimlenmemiş. Arkadaşlar bundan daha önce bahsetmiştim. Bu cümleyi daha önce kurmuştum. Hatta bu cümlenin geçmiş zamanlarda çok işe yarayacağını da söylemiştim. Fiil her zaman yalın olana göre çekimlenir. Her zaman yalın olana göre çekimlenir. Burada ez yalın eze göre, tu yalın tuya göre, ev yalın eve göre, sev elma yalın. Bakın bir büküm eki almamış sev'e göre ya da du sev yine yalın olan elma o yüzden du sev'e göre çekimlenmiş. Her zaman yalın olana göre çekimliyoruz. Bükümlü olana göre değil. Heke breser cinav ve ev minakên herî xweşin em her tim ji xwendekarên xwe jî dipirsin ka pêşî û bêjin. Ev emenekê tiştekî cuda bikin niha ben seni gördüm. Em ê di kurmancî de çawa bêjin. Şimdi arkadaşlar ben seni gördüm bunu Kürtçe'ye çevireceğiz. Görmek fiili geçişli bir fiil. Zaten nesne var. Neyi gördüm? Seni gördüm. Bunun cevabı var. Arkadaşlar şimdi biz ne yaptık geçişliyken? Birincisi bizim öznemiz büküme uğruyor. Yani ben ez diye onun artık bükümlü halini kullanmamız gerekiyor. O da nasıl? Min. Peki seni, sen neydi? Tu değil mi? Onun bükümlü hali de te. Ama arkadaşlar biz ne dedik? Özne büküme uğrar, nesne yalın halde kalır. O yüzden yalın halini kullanacağız. Men tu. Şimdi buraya kadar tamam, bir problem yok. Görmek geçişli. Dedik ki geçişliyse geçmiş zamanda nesneye göre çekimleyeceğiz. Yani to'ya göre çekimleyeceğiz. Şimdi did'in görmek, did geçmiş zaman kökü ını attık orada. Peki did yanına ne ekleyeceğiz arkadaşlar? Nesneye göre çekimleyeceğimiz için nesneye göre olan kişi ekini ekleyeceğiz. Min tu did'i ben seni gördüm olmuş oluyor. Min te did değil. Min tu did'i. Min te did değil arkadaşlar. Burası çok önemli. Prane hevalin kurda ahıvın yani kurmancı zanın ergativiye zav bıkarnaynen yani hinek bunda bu yedizmanimede ne ez jibo gelen perina beşim yani hen cihanda ez rusa beşim em ihmal diken em beşin min te did lenna min tu didi. Bu hemen şekli. Sen beni gördün. Şimdi aynısını yapacağız. İşte görmek yine geçişli. O yüzden sen büküme uğrayacak. Tu te olacak yani. De. Şimdi ben yalın halde olmalı. Neydi Kürtçe'de ben? Ez. Yine did bizim fiil kökümüz ama ez'e göre çekimleyeceğiz. Nesneye göre çekimleyeceğiz. De ez diddim. Ez'e göre çekimledik. Gördüğünüz gibi kişi eki var. Ben onu gördüm. Ben büküme uğrayacak min. Onu gördüm. O neydi? Artık yalın halde olacak. Ev. Peki görmek did değil mi? Görmenin kökü. Ama biz ne dedik? Geçmiş zamanda üçüncü tekil kişi için olan ek kullanılmıyor. Kişi eki kullanılmıyor. Min ev did. Min ev did. O bizi gördü. Şimdi o nedir? Ev. Peki bükümlü hali we ya da we. İkisinden birini kullanmamız gerekiyor. Biz neydi? Yalın halde em, we, anji, we, em ve gazi ditine görmek ango ditine ligori eme bükşinin we, em, ditin. Kartafa pırıcmar yatışvar. Em pırıcmar. Yani kartafa kesalar burada. Biz sizi gördük. Biz em, bükümlü hali me, siz hun ama burada artık yalın halde kullanacağız. Nesne her zaman yalın olur. Me, hun, ditin. Yine hun'a göre olan kişi eki geldi burada. Siz onları gördünüz. Siz onları gördünüz. Nasıl olacak bu? Bükümlü halde ve yalın halde ama çoğul olan yalın. Ev. Şimdi onları gördüğünüz gibi burada bir çoğulluk var. O yüzden fiile de çoğulluk eki gelecek. Ve ev ditin. Yani şöyle bir toparlayalım. Ne oluyordu? Özne büküme uğruyor.
nesne yalın halde kalıyor ve her zaman yalın olana göre çekimleniyor. Burada nesne yalın olduğu için fiil nesnenin etkisinin altında, yani nesneye göre çekimleniyor. Em berdewam bikin di kurmancı da ergativi. Daha pregezin gelek ku bi kerime were henet virde ya yekemin du haptawang nain bahevdu. Di kurmancı da du haptawang nain bahevdu. Ya diyem ki di kurmancı da leker her gün di gorya haru tekçenden. Gerçekten meşgul mevtiş koydun. Arkadaşlar birinci kuralımız, eğer bu iki kuralı iyi bilirseniz hata yapma payınız çok aza düşüyor. Birinci kuralımız Türkçe'de iki tane bükümlü yan yana gelmez. İkinci kuralımız ise fiil her zaman yalın olana göre çekimlenir arkadaşlar. Bükülme hale göre değil, yalın olana göre çekimlenir. Şimdi önce şuradaki bir şeyi hatırlayalım. Diğer şimdiye kadar gördüğümüz zamanları bir hatırlayalım. Sonra örnekler üzerinden şu iki kuralı değerlendirelim. Dema naha, dema be, dema beya nezikte, kırde hariye, bresser ditave. Şimdiki zamanda, gelecek zamanda, yakın gelecek zamanda özne yalın haldedir. Nesne büküme uğruyordu. Demin borda hekeliker ne gergehezbe disakırda hariye bresser kıneşve. Eğer geçmiş zamanda, eğer fiilimiz geçişsizse, işte ez çum ben gittim gibi, orada kırda yani ez yalın halde kullanılıyor. Zaten geçişsiz demek nesnenin olmaması demek. Eğer fiil geçişliyse, bu da geçen dersimizin konusu, kırda ditave, tıpkı min dit gibi, anca min sev var gibi. Min orada büküme uğradı öznemiz, bresser karudumine sev orada hep yalın kalıyordu. Şimdi bunu bir hatırladık. Bir de arkadaşlar bundan bir sonraki dersimiz, yani son dersimiz tamamen bu şimdiye kadar gördüğümüz tüm büküm konularının özeti olacak. Yani biz bunların hepsini zaten gördük ama son bir toparlama amacıyla son dersimiz de bunun üzerine olacak. Tam oturtacağız bu kavramları. Şimdi burada bunların açılımını bir yapalım. Estede bizim, ben seni duyuyorum. Bu bir şimdiki zaman cümlesi. Şimdiki zaman cümlesinde gördüğünüz gibi öznemiz yalın halde, nesnemiz büküme uğramış ve birincisi iki tane büküm yan yana gelmemiş, iki tane yalın da yan yana gelmemiş. Aynı şey. İkincisi fiil yalın olana göre çekimlenmiş, ez'e göre çekimlenmiş. Ez dedi bizim. Tüyeme bibini, sen bizi göreceksin. Bu bir gelecek zaman cümlesi. İki tane yalın yan yana, iki tane yalın ya da iki tane bükümlü yan yana gelmemiş. Bir yalın, biri bükümlü. Yalın olana göre çekimlenmişiz. Tu'ya göre çekimlemişiz. Evdikeş metroya da keve, o metrodan inmek üzere. Yakın gelecek zaman cümlesi. Biri yalın, biri yani metrodan aslında burada hem edattan sonra büküme uğruyordu, hem o yüzden büküme uğramış ama eğer normal bir nesne de olsaydı büküme uğrayacaktı. Bir yalın, bir bükümlü oluyor ve eve göre çekimlenmiş. Min tu nediti, ben seni görmedim. Burada yine bir yalın, biri bükümlü, bir yalın. Yine iki tanesi yan yana gelmemiş. Ve ne yaptık? Yine yalına göre çekimledik. Tu'ya göre çekimledik. Burada ilk kişi ekini görüyoruz. Tu'ya göre olan kişi ekini. Wan pırtıkhandın, onlar kitap okudular. Böyle çevirebiliriz. Arkadaşlar bunun burada çoğul eki olduğunu görüyoruz. Ama bu Wan'a göre değil, pırtık çoğul olduğu için, yani birden fazla kitap olduğu için çoğul eki var. Ne yaptık? Nesneye göre, yalın olana göre çekimledik çünkü. Yalın olana göre çekimliyoruz. One bükümlü hale göre değil. Yine zaten görüyorsunuz. Biri bükümlü, biri yalın, ikisi asla yan yana gelmez dedik. Eğer şöyle bir durum olmazsa tabii, hani edattan sonra büküme uğruyordu ya da tamlamalarda büküme uğruyordu, o durumları koymuyoruz. Normal estedi bizim gibi, yani iki tane bu şekilde yan yana gelmiyor. Böyle nahasraneki kuvvet vardık men tevdizanen herifde. Enlivistani binerin kargatvi çavaha diye bir karani. Tidbeje te ez kuştum nesrine. Kabunerin te ez kuştum. Kuştun lekereke gergüheze. Cibervi breserhiye. Kırdet taviyaye. Breser harumaye. Ligori breseri hatiye kışandın. Be hemen şekli. Dilim tuhazete bibine şekline. Kulika soruşine şekline. Te ez bir kırım ledine. Meçi gotu bu. Lekerin kobu kırını çedbin, hemu gergöhezin, bir kırın heye, disaj berku gergöheze, kırde tavuyaye, bresser harumaye, yek tavan di yek haru, ulgorya haru, angolgorya breseri hatiye kşandı. Arkadaşlar burada çok
meşhur bir şarkı var, Nesrin'e şarkısı. Şimdi burada ergatiflik nasıl kullanılmış buna bakalım. Dez kuştum, sen beni öldürdün. Sen beni öldürdün. Öldürmek. Birincisi birini öldürmek. Neyi öldürmek? Yani bunun cevabı var. O yüzden geçişli. O yüzden orada sen büküme uğradı. Hani o bizim adımlarımız var ya işte birincisi işte özne büküme uğrar, ikincisi nesneye yalın kalır, üçüncüsü nesneye göre çekimlenir. Eğer bunları karıştırıyorsanız bundan 1 ve 2 önceki derslere bakabilirsiniz, geçmiş zaman derslerine. Nesne yalın halde kaldı ve öldürmek fiili nesneye göre çekimlendi arkadaşlar. Burada nesnemiz ez olduğu için kişi eki geldi. Nesneye göre çekimledik. Sondaki cümlede des bir kırım, sen beni yaşlandırdın. Şimdi bir kırım yaşlandırmak, bir bun yaşlanmak. Biz demiştik ki kırın ile oluşan her fiil geçişli fiildir arkadaşlar. Zaten neyi, kimi soruların cevabını da veriyor. İşte neyi yaşlandırdım, seni yaşlandırdım gibi. O yüzden ne oluyor? 1 özne büküme uğruyor. 2 nesne yalın halde kalıyor. 3 nesneye yani yalın olana göre çekimleniyor. Ez'e göre çekimlenmiş haliyle kişi eki gelmiş. Naçil Hindarya xobinirin tuçma men nabini. Emi van hemu hevukan bıkın dema bori. Tuçma men nabini. Etçi be hevalno ditin lekereke gergüheze. Leker gergühez be emnaha hevukeke deman haye. Gergühez be yek kırda dıtave evi bete. Bireser xaru dimine evi bibe ez. Ligori ezeji dev lekelame verekşandın. Arkadaşlar sen beni neden görmüyorsun? Bu şimdiki zaman cümlesi, bunu geçmiş zaman yapacağız. Hepsini geçmiş zaman yapacağız. Görmek, birini görmek, bir şeyi görmek geçişli bir fiil. Neyi sorusunun cevabı var. Ya da sadece gözlerle oluyor, vücudun bir parçasıyla oluyor. O yüzden geçişli. O yüzden bir öznemiz büküme uğrayacak. Tu t'ye dönüşecek. 2 nesnemiz yalın halde olacak arkadaşlar. Min ez'e dönüşecek. 3 fiilimiz nesneye göre çekimlenecek. Yani teçma ez, bir de olumsuz yapacağız tabii ki. Geçmiş zaman olumsuzu ne ile oluyordu? Teçma ez ne dedim. Ne yaptım? Büküme uğrattım, yalın bıraktım. Yalın olana göre çekimledim. Şimdiki zaman cümlesini geçmiş zaman cümlesine çevirdim. Bir de arkadaşlar bunları artık çözdük, açtık diye düşünüyorum. Şimdiki zaman cümlesinde şimdiki zaman kökü kullanılır. Geçmiş zaman cümlesinde geçmiş zaman kökü kullanılır. Çok ayrıntılı durmuştuk zaten bunların üstünde. Ev pürtükan duhuyne. Şimdi buna dikkat edin. O kitapları okuyor. O yalın, kitapları bükümlü. Duhuyne okuyor. Eve göre çekimlenmiş. Kişi ekini görüyoruz. Bunu geçmiş zamana çevireceğiz. Okumak bir geçişli fiil. O yüzden bunu bükümlü hale getireceğiz. Bunu yalın hale getireceğiz. Yalına göre çekimleyeceğiz. Kadın ya da erkek olabilir. Kürtçe'de bunlar ayrılıyor. We, anji ve, dve ev edi harube, dve dahab tavan naim bahevdu. We, ve, kartafa tavan gebavicin, pırtuk, huendin. O kitap okudu. Daha sonra yine kitapları okudu ama burada artık pürtükan diyemem. Çünkü 2 tane büküm yan yana gelmiyor. Ben şuradaki ''ından'' zaten çoğul olduğunu anlıyorum. Birden fazla kitap okuduğunu anlıyorum. Zozan, helbestan, nahuyle. Kabinerin yek haruye, yek davan diye. Tam hevokeke daman hayanş dema fre. Emi vinaka vergerinin dema bori, huandin disa vakvi. Xwendin gerguheze divê ev bitawe. Çawa bitawe? Ev meye, zozan meye. Em çi bêjin? Zozanê helbest nexwendin. Arkadaşlar aynı cümle. İşte bir kitap yerine şiir var sadece. Şimdi biz özneyi bükümlü hale getiriyorduk ya. Eğer tamam zamir ise bükümlü zamir kullanıyoruz. Peki isimse ne yapıyoruz? Büküm ekini getiriyoruz. Zozane oldu. Dedik ki 2 tane bükümlü yan yana gelmez. Zozane helbestan yanlış olur. Zozane helbest. Şimdi helbeste göre, şiire göre çekimleyeceğiz bunu. Eğer yalın olsaydı nehwend ama çoğul olduğu için burada çoğul olduğunu görüyoruz zaten. Nehwendin yaptık. Ez van da acbinim. Bir sahibokeke deman haye. Ez van da acbinim. Ez evine kabıkım dema bori. Acibandın be andine dikade. Be andine bikade.
gergüheze, gergühezbe, kırdadıtava, biraser xarudumine, ligori biraseri tekşandı. Ez dibe min, wan dibe ev, min, ev, acıbandı. Disa ciber ku pırjımara kartafa pırjımari hatiyet burada. Ev fravine dukhun, hevokeke deman haye, xwarin, gergüheze, disaze, ev çiye, ev pırjımara ne ciber ku dukhun. Onlar öğle yemeği yiyorlar. Burada artık bükümlü hale getireceğim. Yalın hale getireceğim. Yalına göre çekilmeyeceğim. Çoğul olduğunu görüyorum şuradaki ekinden. Çoğul kişi eki almış. O yüzden one, fravin, xwar. Burada tek bir öğlen yemeği olduğu için buraya çoğulluk getirmiyorum. Beli emhatin ya davi mevan fekiyan dinin. Hevalno balakho bidin ev hevoke ke deman haye dinin ev dinin anko mevan pırjmare ez disa tawang bikim li tawanga pırjmariye lezede bikin ve ev xarubi mine dema boride çavabı be mevanan feki anin. Meyvanan, feki anin. Arkadaşlar, şimdi misafirler meyve getiriyorlar, meyveleri getiriyorlar. Bunu geçmiş zaman yapacağım. Birincisi getirmek, neyi getirmek cevabı var. O yüzden geçişli bir fiil. Meyvanı bükümlü hale getirmem gerekiyor. Çoğul büküm eki neydi? Çoğul büküm eki meyvanan. Artık işte demiştik ya şimdiki zamanda nesne bükümlü halde kullanılır ama geçmiş zamanda yalın halde olmalı. Yalın hale getirdik. Büküm ekini attık. Feki. Bunu fake'ye göre, meyveye göre çekimliyoruz. Birden fazla meyve getirdikleri için çoğul ekini ekledim. Şuradaki çoğul eki meyvandan dolayı değil, fake'den dolayı arkadaşlar. Yani yalın olana göre, nesneye göre çekimledim. Evet arkadaşlar dersin sonuna geldik. Umarım siz de faydalanmışsınızdır bu dersten. Bundan bir sonraki hafta tavan büküm kavramını bir daha bir özetleyeceğiz. Hep birlikte tek tek öğreneceğiz. Zaten şimdiye kadar bütün dersleri topladığınızda aslında her şeyi öğrendik bükümle ilgili ama bir özet geçelim, daha iyi oturtalım istiyorum. Bir dahaki dersimizde görüşünceye kadar umarım anlamışsınızdır bu konuyu da. Dikkat edin kendinize. Bu hatire ve hevalin heca hatta vanaya be lütfen mukatebin lütfen başpınerin. Eli hevalin heca, umxeratın ferga kurdi. Em hatim vanaya dehem u kesin bu Twitter'da demet şopinin bizanın vanaya dehem vanaya davine bu hasta diyemin. Edi büve vanaya em mijalin rezmani dikkatinin. Ama bu hasta diyemin. Em hasta sevmeyin berdavan bıkındıysa. Mijara mea iroji kurmancıda tavange ya brasti me mijara tavange me kadat me biber frehidit. Le me perçe bi mijaran re tekildar medit. Naha ez duxwazim sawaneyekî ki dawî de em hemû tewangê bidin hevdû û em tenê duwaneyekî de em hînî vê mijarê bibin. Ji ber ku mijarekî gelek giring gelek can de derste ve pêşiyan me. Arkadaşlar 10. dersimize hoş geldiniz. Son dersimize geldik. İkinci kurun son dersindeyiz. Bununla birlikte gramer konularımız bitiyor. Başka derslerle yine karşınızda olacağız. Artık ikinci kur için gramer konuları yok ama bugünkü dersimizin konusu ise kurmancıda tawang yani Kürtçe'de büküm kavramı. Şimdi derslerde çok söyledik. Bükümlü hal, büküm eki, bükümlü zamir. Bunu bir dersi toparlayalım istedim. Bu konuyu geniş olarak gördük. Konularla ilişkili olarak gördük. İşte birinci kurda örneğin işte bir derste zamir halini gördük. Başka bir derste bazı eklerini gördük. Diğer bir derste başka eklerini gördük. Bu derste hepsini bir toparlayacağız. Çok fazla karşımıza çıkan bir konu ve böyle büküm deyince biraz aslında Türkçe karşılığı olmadığı için kafa da karıştırabiliyor. O yüzden genel olarak toparlayalım istedim. Şimdi ilk slaytımıza geçelim. Hevanu dvirde pençap minakene, emi jisser van minakan ve derse bidomine. Yek biyek emi buxuinen, pişta yek biyek emi slaytın davide emi vanaka dubare bikin. Em buxuinen nave ve arine xoşe. Nave arine xoşe. Un çit binin dvirde dihab tavanke yek Cinavken tavan diye, yekçe kartafat tavan geye, meçi gotubu, ravekande tavan tep karanin, peyva davi dıtave. Eme kalsektim berfrey lebnerin. Lebnerin, cek de cinavkeye, herkes bu hazın nav bıkarbinim, ve ez nav veji bıtavinim. Ya diyemin, pırtıklı ser maseye,
Pirtuk li ser wê ye. Hekez bixwazim cihê masê de ez cinavkek bikarbînim, ez ê dîsa cinavka tewandî bikarbînim, ez ê bêjim li ser wê ye. Ya sêmîn, ez şîvê dixwim, ançe ez bixwazim cihê şîv de cinavkekî bikarbînim, ez ê dîsa cinavka tewandî bikarbînim, ez ê bêjim ez wê dixwim. Ya çaremîn, min doh pirtûkek xwend, berîtanê doh pirtûkek xwend. Her du ji halê tewandî ne, diyekî de cinavke ye, diyekî de nav tewiya ye. Me ev her çar mînaka me berê dît, lê tenê me yek nedît ya pêncemîn. Ez çûm malê, ez çûm wê derê. Yek de mal tewiya ye, ya din de jî me dîsa cihê malê de me cinavkek bikaraniye. Arkadaşlar burada 5 örnek görüyoruz. 5'inde de bükümün hem zamir halini hem de ek halini görüyoruz. Yani zamirse işte ve ama ben bunun yerine isim kullanacaksam yine onun bükümlü halini kullanmak zorundayım büküm ekleri sayesinde. İşte biz şimdiye kadar ne dedik? Tamlamalarda son kelime büküme uğrar dedik. Edatlardan sonra kelimemiz büküme uğrar dedik. Ya da şimdiki zamanda örneğin nesne büküme uğrar dedik. Şimdi ayrıntılı olarak tek tek bunları göreceğiz arkadaşlar. Bunlardan sadece 5.'sini şimdiye kadar görmedik. Bunların her 4'ünü de gördük. Devam edelim arkadaşlar. Tawang çava çedibe, yek tawang cinavken tawandi çedibe. Ez bawer dikim em tevêdî hînî vê yekê bûn. Cinavken tawandê diye çimere nas têne wisa. Cinavken me yên xero hene, ez, tu, ew, em, hûn, ew. Ev neka ditewin, dibin, mesela ez dibe min, tu dibe te. Ew dibe wê wî, heke wê be me, heke wî be nêr. Em ditewe dibe me, hûn ditewe dibe we, ew ditewe dibe wan. Arkadaşlar biz şimdiye kadar zamirlerin iki türünü gördük. Bir yalın zamirler cinavken haru, ikincisi bükümlü zamirler cinavken tawandi. Bütün yalın zamirlerin burada bükümlü halini de görüyorsunuz. Bir tek burada evin ikiye ayrıldığını görüyoruz. We, we. Bunu da söylemiştik. Kürtçe'de işte eril ve dişil olmasına göre iki tane kullanıyoruz. Eğer we ise bu dişil, eğer yani me, eğer we ise eril yani ner büküm zamiri oluyor arkadaşlar. Bir de iki tane ev var. Bunların bükümlü halde birbirinden farklı. Şu tekil, şu da çoğul. Ya duyemci bi kartafên tawangê çêdibe. Bi kartafên tawangê du cûreyên kartafên tawangê hene. Yek bi navkirî, yek ne bi navkirî. Dîsa me bi berfirehî ev mijar dîtin hevalno. Em ji ser tawanga bi navkirî biçin. Hekez bêjin bavê hevalê. Wir dest fem dikim ku ew heval me ye, ji ber ku tewanga me bû hevalno. Heke ew heval nêr be, wek elî be, hozan be zê çi bêjim, bavê hevalî. Heke pirjimar be, bavê hevalan. Bi her sê hevokan de jî ez çi dikim, ez peyva dawî ditewînim û li gorî zayen de an jî yekşimariyê pirjimariyê ditewînim hevalno. Bi van qartafan. Heke ne qartaf buna wek cînav buna min ê gota bavê wê, bavê wî, bavê wan. Lê ez çi dikim, ez dixwazim nav bikarbînim, lê divê ez van navan qartafên tawangê zêde bikim hevalno. Pêşî ew kê bifikirin. Mesela hûn dibêjin bavê wê an jî bavê te an bavê wek ez, tu. Na, em dibêjin bavê te, bavê min, bavê wî ne wisa. Cihên ku em cinavka tawandê bikartînin, gavan nav bikarbînin divê em qartafên tawangê lê zêde bikin. Em werin yên ne bi navkirî, heke heval ne diyar be ew heval kiye? Ez ê bêjim bavê hevalekê, heke heval me be. Heke nêr be, ez ê bêjim bavê hevalekî, heke pirjimar bin, ez ê bêjim bavê hevalnan. Arkadaşlar büküm eklerini ayrı derslerde gördük ve bir belirtili büküm ekleri, bir de belgesiz büküm ekleri olduğunu öğrenmiştik. Şimdi bunlar da neye göre ayrılıyordu? Dişillik, erillik, işte tekillik, çoğulluğa göre ayrılıyordu. Farkları neydi arkadaşlar? Dediğim gibi biri belirtili, biri belgesiz. Ba ve heval edersem arkadaşım babası ama o arkadaş dişil. Ba ve heval edersem yine arkadaşın babası ama arkadaş eril yani erkek. Ba ve hevalan dersem arkadaşların babası, o arkadaşlar çoğul oluyor artık. Eğer belgesizse yani
herhangi bir anlamı varsa ya da bazı anlamı varsa o zaman bave hevale diyemem. Örneğin eğer dişil ise bave hevaleki. Artık bu ne oldu? Herhangi bir arkadaşın babası. Bave hevaleki. Herhangi bir arkadaşın babası ama o arkadaş erkek. Bave hevallan bazı arkadaşların babası. Yani şuralarda belgesizlik var. Arkadaşlar kafanızda şöyle tutabilirsiniz. Örneğin bunu eğer isim değil de zamir kullansaydım bave ez demezdim, bave min derdim değil mi? Benim babam demek için. Bave min derdim. Ya da bave te senin baban. Ya da bave vi onun babası örneğin. Benim bükümlü zamir kullandığım tüm durumlarda eğer ben zamir yerine isim kullanacaksam yine bükümlü halini kullanmam gerekiyor. Peki o bükümlü hali nasıl sağlayacağım? Büküm ekleriyle sağlayacağım. Burada da görüyorsunuz zaten hem belirtili büküm eklerini hem belgesiz büküm eklerini. Beli hevalno disa me eftişi hatta namen ne dedi bu? Gelek pırşı hatıncı serve u gelek dertke ve peşameci vereme gotu bu. Kartafa ner a bnafkirin ne terkaz bu yani vakregez zavnet hat bu kararın u ne mecburi bu. Lepişre ev regez guheri u gotin edi mecburiyeti. Ben bejim bave hevali emni karın bejim bave heval. Lidhin cihande ev tiş guhere ev kartaf peyve guherine u her du karanci dinav geldi zafheye her du jirastın. Kampı nerin çavaçet be. Bave hozani dibe bave hozen. Ve hatta na bavrıkın bistiye emdi bejim bave hozen. Ancak kavmeşi agri kavmeşi egir. Ev i ve ayet dugarine dike e. I ayet dugarine dike e. Ava çemi. I eye dugarine dike e. Udbe edi ava çem. Berfa çiyayı. Ev i ayet dugarine dike çe. Berfa çiye. Her duje halin tavandine. Behna nani. I disa ayet guheran bu behnanen. Denge şivani idisa ay guherant bu denge şivin. Berikrna velati idisa ay guherant bu berikrna velet. Jibajari i ay guherant bu jibajer. Deriye khani i ay guherant bu deriye khani. Unçı binin gava a anji e hebed peyvede. Carna ev kartafanner ve peyve dugarine uvan tipan dike e hevalno. Her du bikaranıcı rastın, her du bikaranıcı dinav geldi zafrene, hatta istikarın beşim ev neka zaftır hene, ev halin guheri zaftır hene. Arkadaşlar şimdi daha önce iyi büküm ekinin mecburi olmadığını ama artık mecburi olduğunu söyledik. Hatta dedik ki bir sürü metinde görmeyebilirsiniz de bu hali ama eskiden mecburi değildi. Güncel metinlerde artık görürsünüz. Arkadaşlar sadece bu eril büküm ekine has bir kural var. Bu büküm eki bazen kelimenin kökünü değiştiriyor ve karşımıza yeni bir form çıkarıyor ve her iki form da doğru. Örneğin hozani, hozen oluyor. Aslında ikisi de bükümlü hal. Ya da agri, egir oluyor. Çemmi, cem oluyor. Çiyayi, çiye oluyor. Nani, nen oluyor. Her ikisi de aynı. Buradaki mantık şu. Gelen i eki eğer kelimede a ya da e varsa o kelimeyi değiştiriyor ve şu harfleri e'ye dönüştürüyor arkadaşlar. E'ye dönüştürüyor. Devam edelim. Behnan nani. Bakın a var burada. I a'yı değiştiriyor ve onu e yapıyor. Behnan nen oldu. Ya da şivani. Şuradaki i a'yı değiştiriyor. E yapıyor. Denge şiven oldu. Berikrna velati. I a'yı değiştiriyor. E'ye dönüştürüyor. Berikrna velet oluyor. İ a'yı değiştiriyor. Bajari diyeceğimize bajer diyoruz. Yine i a'yı değiştiriyor. Hani diyeceğimize heni diyoruz. Bu formu daha çok görme ihtimalimiz de var. Çok sık karşımıza çıkan bir form. Şöyle eğer kelimede a ya da e varsa ve eril büküm eki arkadaşlar kelimenin kesinlikle eril olması gerekiyor. Sadece eril büküm ekine has bir durum bu. O kelimeyi değiştirebiliyor. Sanıyorum ki yani %90'ın zaten bu formun bunlar. Birkaç tane daha görürsünüz ama öyle çok da yok yani. Her iki formda doğrudur. Her iki formda karşımıza çıkabilir. Em ravekrin de bu huyunun peyven ner
en ku dixwe de a an jî e dihewînin heke qertefayiyê tewanga nêra binavkirî bigirin ev tîp diguherin û dibin e. Qasek tiştê ku me got yani a û an jî e hebe ê de diguherin dibin e. A an jî e hebe ê de diguherin dibin e. Her du bikaranîn jî rastin. Nebêjin yek şaş yek rast. Her du jî bi heman şekilde rastın. Arkadaşlar tekrar söylediğim gibi önemli olan şu eril büküm eki olması. Yani kelimenin eril olması. Eril kelime büküm eki aldığı zaman eğer a ya da e varsa bazen değişiyor ve şu forma dönüşüyor. Her iki kullanımda doğru, istediğinizde tercih edebilirsiniz. Eğer diyorsanız ki ezberleyemem ya da aklımda tutamam, şu formu çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Belê niha jem hatin di serîwanê de me çi got pênc hevok hene em ê ji ser van pênc hevokan em ê waneya xwe rave bikin. Hevoka yekem çi bû? Navê wê Arîn e, navê Arînê xweş e. Hevalê me çi gotibû? Di ravekan de raveker ditewe. Ango tirkevî jî ew e. İsim tamlamalarında tamlayan büküme uğrar. Hevalê raveker kurmancı da pırani peyva daviye em vecbirnekin o berovaje Türkiye. Arkadaşlar şimdi onun adı dediğimde aslında Türkçe'de ne demiştik? Söylerken adı onun gibi düşünüyoruz. Onun sona geliyor ve bu ın, in, nın, nun şu anlamları veren, tamlayan bizim Kürtçe'de büküme uğruyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz anlamları alan kelime Kürtçe'de büküme uğruyor. Rav ve ker dıtave. Örneğin navê ve onun adı. Navê ve onun adı. Burada un gördüğümüz yer büküme uğrar arkadaşlar. Eğer kişi dişilse bu örnekte olduğu gibi navê ve dişil bükümlü zamiri kullanıyoruz. Ya da eğer ben zamir yerine isim kullanmak istiyorsam Arin'in adı diyeceksem, bakın yine bir in görüyorum burada. Arin'in adı, o in anlamını vermek için onu büküme uğratmam gerekiyor. Ne yapıyorum? Dişil büküm eki kullanıyorum. Ne demiştik? Mantık ters. Onun adı, Türkçe'de adı onun yerine kullanılıyor. Adı onun yerine kullanılıyor. Onun sona geliyor. Diğer örnekten devam edelim. Bir de eril büküm eki görelim. Deriye, haniye, hozani. Çi bu hevano disa peyva davi ve bıtave. Tirkaviçiye disa evvatiha ıntedehiye. Hozan'ın evinin kapısı. O ev ya da kapı temelde kime aitse burada hozan büküme uğrar arkadaşlar. Şuradaki ın kavramını görüyoruz. Hozan eril olduğu için, erkek olduğu için eril büküm ekini kullandık burada. Eğer ben burada zamir kullansaydım yine büküm zamiri kullanmam gerekiyordu. Deriye hani we diyecektim örneğin. Ama artık isim kullanmak istiyorum. We'yi kaldırıyorum. Yerine isim ve büküm halini kullanıyorum. Delaliya keçavan emçi dibinin peyva davi disa taviyaye dıvırda ravekere taviyaye uprışmare. Onların kızının güzelliği. Yine burada bir ın görüyoruz. O kız ya da güzellik kime ait? Onların kızının güzelliği. Tamlayan aslında hep onların. O yüzden ne yapıyoruz? Büküme uğratıyoruz. Yine ın anlamını görüyoruz. In anlamını alan kelime büküme uğramış ve burada çoğul büküm zamiri kullanılmış. Örneğin burada zamir değil de misafir olsaydı, meyvan olsaydı yine bükümlü halini kullanmamız gerekiyordu. Ne diyecektik o zaman? Meyvanan diyecektik. Az önce gördüğümüz büküm ekini kullanacaktık. Rengi kulilkan. Kulil tavuyaye, raveker tavuyaye, uciber kasta pırjmariye dikim, tavanga pırjmariye standiye. Çiçeklerin rengi. Ne yaptık? Kürtçe'de tersi oluyordu pozisyon olarak. Yine in anlamını veren büküme uğruyordu. Burada çiçeklerin diyorum. O yüzden bükümlü hale getireceğim. Ve isim kullandığım için büküm ekiyle kelimeyi büküme uğratacağım arkadaşlar. Birincisi bu şekildeydi. İsim tamlamalarında tamlayan büküme uğrar. Dravekan de raveker dıtave. Ya diyem çi bu pırtuk liser maseye herkes buxazim ki maseye de cinaf bikarbînim. Pırtuk liser weye. Ravekina ve çevaneme çi gotu bu navderin ku piş daçekan tên dıtavun. Peyvin ku piş daçekan tên dıtavun hevallo. Bak ez ji batmanê me ew batman jî tawan gene wisa piş daçek ve dıtave. Edatlardan sonra gelen isimler büküme uğrar arkadaşlar. Bizim çokça söylediğimiz bir kural bu. Bazı anlamlar veriyor. Örneğin masanın üstünde burada. Yine o aslında o ın, in, o nun anlamını yine veriyoruz. Ama bunun yanı sıra
birliktelik, bulunma, ayrılma, yönelme gibi anlamları verir arkadaşlar. Edatların tipik özelliği bu. Edatlardan sonra kelimemiz büküme uğrar. Ya büküm ekini kullanacağız ya da bükümlü zamir kullanacağız. Örneğin liser maseye, masanın üstünde, burada liser üstünde edatından sonra gelmiş ve masa kelimesi dişil olduğu için mor rengi görüyoruz. Yine dişil büküm eki var. Eğer ben burada zamir kullanmak isteseydim yine bükümlü zamir kullanacaktım. Liser veye diyecektim. Ya da bıtere, seninle ne demiştik? Bıre kişiler için birliktelik anlamını veriyordu. Edatlardan sonra büküme uğradığı için kelimemiz bükümlü zamir kullandık. Bükümlü zamir kullandık. Eğer ben burada yine Ayşe'yle demek isteseydim Ayşe'ye re demem gerekiyordu. Orada yine büküm ekini eklemem gerekiyordu. Ligel zozane disa pışta çeken dibinin ku zıttavuyaye herkes bu hazım cevide disa cinaf bıkar benim beşim. Ligel ve zozanın yanında yine burada bir ın görüyoruz şuradaki gibi. Ne dedik? Bu anlamları veren kelime büküme uğrar. Zozan dişil olduğu için dişil büküm eki kullanılmış arkadaşlar. Dnavbera wande buradan projmarek dibinin ez çıdıkım cinaket tavan dibi karbinem. Hekena bem karbu ez beşim dnavbera hevalande kartafa projmarek karmedi karbinem. Yine onların arasında burada yine ın halini görüyoruz. Yine ın olan kelime büküme uğruyor arkadaşlar. Edatı da görüyoruz burada. Dnavbera wande. Onların arasında. Edattan sonra büküme uğramış. Eğer isim kullansaydık arkadaşların arasında deseydik yine o ın halini görecektik. O zaman arkadaşlar büküme uğrayacak. Hevalan olacak. Şuradaki an gibi. Hani diyorduk ya oradaki an sona gidiyor kelimenin. Ez jibatmanime emzanın pışta çekti. Ve ez jibatman me şaşe. Ez jiamet me şaşe. Ez jibatmane me. Disa jiber me got bu bajar mene bakartafa tavanga me tavuyaye. Bunun arkadaşlar dedik ki aslında motomot çevirisi üstünde durmuştuk bunun. Ben Batman'dan tıpkı İngilizce'deki gibi I am from var ya oradaki dan'dan anlamı bizdeki j ile sağlanıyor. Ama anlam olarak çevirince ben Batmanlıyım. Burada o Batman'dan anlamını veren o from'un yerine biz j kullanıyorduk. Dan'dan anlamını veren ve ondan sonra da büküme uğruyordu. Ne demiştik? Bütün şehirler dişil kabul ediliyor. O yüzden dişil büküm ekini görüyoruz. Bunun yerine şey edebilirdik. Ez juve derime örneğin. Zamir de kullanabilirdik. Yaseye ez şive duhum. Anca şive de buhazım ku cinab keki bikar benim. Ez beşim ez ve duhum. Çimaz burada zıtavinim hevalno. Me çıgotu bu. Zıdem uraveyn. Ko kademan hatep karaninin de. Vakt deman ha demabe nezik ravaya fermani ravaya hostik o her vakitin bir eser dıtave. Arkadaşlar ne dedik? Şimdiki zaman kökünün kullanıldığı zaman ve kiplerde nesne büküme uğrar. Sanırım ikinci kurun ilk konusu da buydu zaten. Zamanlarda nesne durumuydu. Ne yapıyorduk? İşte gelecek zamanda nesneyi büküme uğratıyorduk. Şimdiki zamanda nesneyi büküme uğratıyorduk. Peki ne zaman nesne büküme uğrar arkadaşlar? Şimdiki zaman kökünün kullanıldığı tüm zaman ve kiplerde, bu emir kipi de olabilir, bu istek kipi de olabilir, her şey olabilir. Bizim için ipucu şimdiki zaman kökünün kullanılması. Zaten geçmiş zaman kökünde bundan önceki derslerimizde görmüştük. Emliminakin hobilerin es şive duhum. Aslında bu ne? Ben onu yiyorum arkadaşlar. Ben yemeği yiyorum. Orada o nesneyi büküme uğratıyoruz. Şimdiki zamanda nesne büküme uğramış. Ezi haniye ki bıkrım. Ben bir ev alacağım, herhangi bir ev alacağım. Hani eril olduğu için eril ve belgesiz bükmeki kullanılmış arkadaşlar. Haniye ki bıkrım. Herhangi bir evi alacağım. Zelal pürtükan duhuyne. Bu gelecek zaman cümlesi. Şimdi bir daha şimdiki zaman cümlesine döndük. Zelal pürtükan duhuyne. Zelal kitapları okuyor. Burada pürtükan bükümlü hali. Eğer ben zamir kullansaydım zelal van duhuyne. Onları okuyor diyecektim. Yakın gelecek zaman cümlesi. Ez dıkım ve bibinim. Ben onu görmek üzereyim. Burada onu nesne olduğu için nesne büküme uğramış arkadaşlar. Zaten dişil bükümlü zamiri görüyoruz burada. Bir de emir cümlesi var. Xwarine buxe. Ya brasi vekra vehevok çiye tu xwarine buxe. Leme gotu bu çem karim bejin xwarine buxe. Em musaji fermane bidin. U çi bu me got ev mesela hani
ravên fermanî de ji ber ku koka de min hatê bikaranîn bire ser tavuyaye. Yemeği ye dediğimde arkadaşlar aslında bu sen yemeği yedir. Hani emri biz karşımızdakine veriyoruz ya. Orada sen özne, yemeği nesne ve ne oluyor? Şimdiki zaman kökünü kullanıldı. Her yerde nesne büküme uğruyor arkadaşlar. Bir de geçmiş zaman dersimizde görmüştük. Her zaman yalın olana göre çekimliyoruz. Bunu hiç unutmuyoruz. Bu çok önemli arkadaşlar. Örneğin burada ez, zelal, ez hep bunlara göre çekimlendi. Bir tek emir kipinde durum farklı. Onda zaten emir kipini anlattığımız Rabia Fermani dediğimiz derse dönerseniz görürsünüz farkı. Şimdi dördüncüsüne geçelim. Min do pirtûkek xwend ançekez cihê min de bixwaz navekî bikarbînim berîtanê do pirtûkek xwend. Û her du hevokan de jî halê tewandê dibînin. Çima hevalno kesên ku waneya dema borî temaşe kir be baş dizanê dibî micarê di demên borî de hekelê ker gerguhez be kirde dıtewe. Geçmiş zamanlarda eğer fiil geçişliyse özne büküme uğrar. Bunu geçmiş zaman derslerinde çok öğrendik. Çok üstünde durduk arkadaşlar. Örneğin min pirtûkek xwend, ben bir kitap okudum. Aslında bu ben nedir? Ezdir değil mi? Ama geçişli olduğu için okumak fiili büküme uğrar. Ben kitap okudum. Ve ne demiştik? Asla bükümlü olana göre çekimlenmez. Asla bunlara göre çekimlenmiyor. Hep burada da nesneye göre çekimleniyor arkadaşlar. Bakayım başka söyleyecek bir şey. Hem bir de arkadaşlar eğer dersi izlemediyseniz diye söylüyorum. Umarım o dersleri izleyip sırasıyla buraya gelmişsinizdir. Ne oluyordu? Geçişli fiil neydi? Nesne alabilen fiildi ve bunlarla ilgili bir sürü ipucu verdik. Dedik ki neyi kimi sorularına cevap veriyorsa geçişlidir. İşte vücudumuzun bir parçasıyla yapıyorsak örneğin kendin ya ağızla olur ya gözle olur geçişlidir. Ondan sonra kırın varsa fiilin içinde geçişlidir. Hep bunların ipucusunu da vermiştik zaten. Ve name şant. O mektup yolladı. Burada şandın geçişli bir fiil. Hatta demiştik ki andınla bitiyorsa geçişlidir. O yüzden öznemiz büküme uğradı. Zilane name şant. Arkadaşlar burada zamir vardı. Eğer ben zamir yerine isim kullanmak istiyorsam, örneğin zilan demek istiyorsam o zaman dişil büküm ekini eklemek zorundayım ona. Büküme uğratmak zorundayım. Böyle durumlarda dediğim gibi hep ipucu olarak kafanıza oluşturun. Yani ez name şant mı diyoruz yoksa min name şant mı diyoruz? Min dediğimize göre orada büküm vardır. O zaman bükümlü hali kurallarına göre uygulamamız gerekiyor. Vi du kadeh çay ve xwarin. Ve xwarin dîsa lêkereke gerguheze û ev hevoka dema boriye ji ber vê yekê em çi dikin? Em ditewînin halê wî bikarbînin. Herkes bixwazin cihê wî de dîsa nav bikarbînim. Ez ê bêjim Ehmedî du kadeh çay ve xwarin. Bala xwe bidin li gorî du kadeh çayê hatiye kişandin lêkera me. Hevaleke gazi tekir. Gazi kirin lekereke gerguheze ji ber ku tê de kirin heye an jî gazî kê kir gazî tekir bersif heye ji ber wê jî divê kirde bitewe divir de tewanga me an ne binavkirî ve tewyaye. Ev hevalekî ku ne diyare û jine ji ekê em fehm dikin. Hevaleke gazetekir bir arkadaş seni çağırdı ama herhangi bir arkadaşlar. Burada belgesizlik var. O yüzden belgesiz olan büküm ekini kullandık ve arkadaş kadın olduğu için kadın olan dişil büküm ekini kullandık. Gazi kırın işte seni çağırdı, sana seslendi. Kırın olduğu için kırın olduğu her fiil geçişlidir demiştik. Arkadaşlar şimdi beşincisine geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Türkçe'de hani bu işte örneğin bana, benden, beni, benim bu hallerin hepsini biz büküm ile sağlıyoruz. Bu gördüğümüz ekler ya da zamirlerle sağlıyoruz. Yani ben dediğim dışındaki bütün durumlar ya da masa dediğim durumdaki bütün durumlar, örneğin masaya, masayı, masada, masadan hepsinde büküm eklerini kullanıyoruz. Bu anlamların hepsini büküm ekleriyle veriyoruz. Tek bir durum hariç arkadaşlar, o da geçmiş zaman. Çünkü örneğin min xwend dediğimde ben yedim oluyor. Direkt artık beni, bana, benden gibi bir şey yok. Direkt ben oluyor. Ama bunu da çok ayrıntılı zaten gördük arkadaşlar geçmiş zaman dersinde. 7 ve 8. derslerimiz bunun üstüneydi. Onlara bakabilirsiniz. Bu güzel bir ipucudur. Dediğim gibi ben dediğim tüm durum dışında ya da masa dediğim ya da kalem dediğim yalın halin
dışında hani burada Türkçe'de işte yönelme haleki var, bulunma haleki var. Bunların hepsini biz Kürtçe'de büküm ile sağlıyoruz arkadaşlar. Enver'in yap Benjamin. وقت من سری درس وانه داشتی گفت ما افتش ندید حتی ها از چون ماله از çum vedere. Arkadaşlar şimdi biz geçmiş zamanı görünce işte geçişsiz ise ne oluyordu? Zaten nesne yoktu. Özne de yalın kalıyordu. Özne göre çekilmiyorduk. Es çum gibi. Ama burada es çum mali bir tane büküm hali görüyoruz. Peki neden burada büküm var? Arkadaşlar bu Kürtçe özgü bir kural. Dehemu demande hokerinci dıtavın. Burada ev dediğim şey hokerinci yani böyle yer zarfı gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde adlandırılıyor ve büküme uğruyor arkadaşlar. Geçişli ya da geçişsiz olması fark etmeksizin hokerinci dediğimiz bu yer zarfı büküme uğruyor arkadaşlar. Ve bütün zamanlarda yani geçmiş zaman, gelecek zaman, geçişli alakasız her durumda büküme uğruyor. Bir de arkadaşlar bunu daha önce söyledim mi bilmiyorum. Aslında Kürtçe ile ilgili güzel bir özellik. Şimdi bazı fiiller vardır ki bu fiillerde biz pozisyon değiştiriyoruz. Örneğin gitmek, çun, örneğin gelmek, hatin, örneğin ketin, düşmek, frin, uçmak. Böyle pozisyon değiştirdiğimiz fiillerde arkadaşlar bu yer zarfı hep cümlenin sonuna gidiyor. Aslında Kürtçe'de normalde cümle yapısı nasıl oluyor? İşte özne oluyor, nesne oluyor, yüklem oluyor. Sadece böyle pozisyon değiştirdiğimiz fiillerde fiil nesneden önce geliyor arkadaşlar. O artık nesne mi diyorsunuz, yer zarfı neyse o hep en sona gidiyor arkadaşlar. Bu da Kürtçe ile ilgili bir özellik. Örneğin es şive dokun dersem orada özne nesne yüklem ama es çummal dersem burada fiil ortaya geliyor. Sebebi de bu yani hareket bildiriyorsa o diğerini sona itiyor arkadaşlar. Ne dedik? Fiilin geçişli geçişsiz olması fark etmeksizin tüm zamanlarda yer zarfı büküme uğrar. Şimdi bu güzel bir örnek, bu çün gitmek örneği. Ez dışımale, ben eve gidiyorum, büküme uğradı. Bakın bu nesne değil artık. Türkçe'de dolaylı tümleç diye geçiyor, Kürtçe'de yer zarfı diye. Eve gidiyorum. Ez biçimale eve gideceğim. Ez dikin biçimale eve gitmek üzereyim. Biçemale eve git. Ez çummale eve gittim. Hepsinde de o eve anlamını vermek için, örneğin burada geçmiş zaman cümlesi ama fark etmeksizin geçişli olması, o mal kelimesi büküme uğruyor. Evhat İstanbul'u, o İstanbul'a geldi, yine büküme uğradı. Zaruk bazdan Dibistani, çocuklar okula koştular, yine o okula dediğim şey büküme uğradı. Seynik ketin erdi, tabaklar yere düştüler. Yine bakın yere dediğim şey büküme uğradı arkadaşlar. Beli em nihacı hatin hindariye ki divande emme biçardaya rast emme hil biçerin nave çiye. Nave mamoste çiye, nave mamoste çiye, anji nave mamosteyin çiye. Belsiva rast ki jane hevalno divirde rave ke mego rave kerditawe ango belsif halet tavan diki jaye nave mamosteyi. Burada ne isim tamlaması var? Büküme uğruyordu sondaki kelimemiz. Öğretmeninin onun anlamını veren. O yüzden büküm eki olan bir tek bu var arkadaşlar. Buradan da o mamostenin erkek olduğunu anlıyorum zaten. Ya duyem lavık cihekiye meçi gotu bu tış da çekti ve dve halet tavan dibe dvırde batma çok arıyor. Çok ne eve Hevalno i tawanga nere leme gotubu bajar meneç bervi i jinabe jisem Suriye. Arkadaşlar aslında i de büküm eki. Şimdi büküme uğraması gerekiyor edattan sonra olduğu için. Ama biz ne dedik? Bütün şeyler dişil kabul ediliyor. O yüzden j amedi dememem gerekiyor. J amedi demem gerekiyor. Bazı yerlerde şöyle bir konum var. Mesela j amedi değil de amediye gibi. Böyle konularda duyarsınız ama j'yi gördük mü unutmuyoruz. Büküm eki, dişil büküm eki geliyor şeylere. Kondekar dıçın, an dibistan, dibistaneke, dibistani. Ve meçi gotu bahevalno, ev hokere cih ditaviya, ev jibitawe, kijan tavan getvirde. Kondekar dıçın, dibistani. Ev ve katandeke ne tavange, ev jişve hale haruye. Kala tekir, kalkırın lekereke gergüheze, ev hevok,
Hevoka dema boriye, hevokin dema bori de kirde ditawe, ezi hali tavangi bikarbinem, eper duşi harune nabın, ango cevap B'ye, bersivame B'ye. Wan kayla tekir. Kaçmın re, çayeke tiştek dagre. Ha, medve vanide ne kot lebime beri kotu bu. Çayeke kaçahi, an çayeke kaçahi, an çayeke kaçah. Peşihun bu fikrin. Vardıkım unjit zanın. Bersif çiye varno, bersif çayeke kaçahi. Jiber ku jibir nekin nav dirgitavun. Heval nav ango renkler natavun. Arkadaşlar kaçak çay burada kaçak sıfat görevinde ve unutmayalım isim soylu sözcükler büküme uğrar. Sıfatlar büküme uğramazlar. Mesela işte pelavin sor derim örneğin kırmızı ayakkabılar. Orada sor büküme uğramıyor sıfat olduğu için. Emvarın yaşaşemin meyvan nahun tıvırda çiye hevokeke deman haye deman hade bresser ditawe ezi hali tavangi bikarbinim fravin haruye fravinen evvakatan degene tavange fravine tavange bersiv aye. Hevokeki dema beheye ezi bibinim ezi hevala bibinim hevaleki bibinim an heval bibinim ki jan raste hevalome çigot dve bresser bitawe dema bede. Ne olsa şu ev haruye ev katnabe hevalno hevala ev an netavanga dvez bitawinim ev av vekatandeke vakit diya min ev netavange. Noho çibe ezi hevaleki bibinim. Arkadaşlar ben bir arkadaşı göreceğim. Burada belgesiz büküm ekini görüyoruz. Ne dedik? Nesnenin büküme uğraması gerektiğini öğrendik gelecek zamanda. Burada bir gelecek zaman cümlesi nesneyi büküme uğratacağız. Burada hevala, ezi hevala bibinim. Bu yanlış hevalan derseniz yani sonunda ne varsa doğru. Hevalan arkadaşları göreceğim oluyor. Ama burada hevala diyor. A sadece büküm eki değil vekatandek dediğimiz diğer tamlama eki. Örneğin hevala baş, iyi bir arkadaş. Ama orası artık büküm değil arkadaşlar. Ez ne ditim? Disam emitçi bükün kırdeyi bıtavinin. Ditinle kereke gel göze. Ef hevok hevoka dema boriye. Dıvırda cinaf tüne nafeye mi nave tavan dibi karbinin. Arin heye. Arin nave meye yani musa kabul kır. Bakku mercebin le bersiv de min vek me kabul kır. U dive ev nave me bıtave. Ango bibe. Arine. Ne demiştik arkadaşlar? Geçmiş zamanda fiilimiz geçişliyse özne büküme uğrar. Öznemiz burada arin. Ben arini kadın kabul edip cevap verdim. O yüzden dişil büküm ekini kullandım. Arine. Beli hevalen heja em hatin davya vanaya xwe hevi dikim evvanec bo sude var bu ve Hindistan femkirin. Hatta vanaya gidin xwe baş binerim vek min got evvane dawiye lemi hin vaniyên din jê çekin bi hevre me hin micaran bibînin. Hatta vanaya gidin xwe mukatebin hevarno. Arkadaşlar ikinci kurun sonuna geldik ve dersimizin de sonuna geldik. Başka dersi görüşünceye kadar dikkat edin kendinize. Başka dersin eğer duyurusunu yapacaksak bunu Twitter'dan yapıyoruz zaten. Oradan takip edebilirsiniz ya da buradan da görebilirsiniz eğer takip ediyorsanız. Ama gramer konularımız bitti. Şimdi daha önce bir öneri gelmişti derslerden, yorumlardan birinde şey diyordu işte bütün zamanlarla ilgili bir ders olsa. Yani böyle bir gramer kuralına göre değil de sadece örneğin bir fiilin tüm zamanlarda kullanımı. Belki böyle bir ders yaparız. Eğer sizin de başka önerileriniz varsa yazabilirsiniz. Mutlaka biz onları değerlendiririz. Hepsini okuyoruz zaten. Diğer dersi görüşünceye kadar kendinize dikkat edin arkadaşlar. Çalışmayı ve Kürtçe öğrenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. But yes, finally we بدأت مخرج يا كذا خكي سويت رجع سنين بيش قمة بدر خوش نقول يا بس إيش بيش تشتكي وده عليك yes, thank you for watching. It was the كان بس شو بكم يا دقيقة إز بدر بتصابيش ما مس شو بكم I mean it's a good wish لا شنو جاردن بدر جاردن Mrovenj
Pardon arkadaşlar okuyamadım. Mrovenji sems... Ez vedir disem okuyayım. Kendimin harcılar kumun botta vederi sem Türkleri bu. Tamam vederim. Acaba bu gönlüm benim şibatma disem var. Tamam. O flüt çalmayı biliyor. Şimdi diyeceğiz ki evvelde de gibi çal. Ay. Şimdi disa becim. Hadi. Ez verir disa becim. Ah. Bu bu. Hevdiydi çoğusum farklıydı çünkü go taktırım hiç ne kim ama. Nave hoş kekem. Hoş ya. Slav. Navemin alane. Ez biz Yardım. Metekemin benim bir halam var diyor. Selam bezledim bebeğim. Endame kemeyi dinjeheye. Ben seninle çok eğleniyorum. Kalıp bu. Tamam eziş çarda hindariye desbip lanet öyle. Endame ki meye dinjeheye. Endameke meyi Hazretim bebeğim. Endameke meyadın şeheye. Endameke meyadın şeheye. Ona çok mutluyuz. Hani siz biz farklı söylüyoruz diyebilirsiniz ya da burada böyle söylüyoruz. Eyvallah. Bakın şiir çalış. Ay ezberi sattım ya. Aslında bu ne? Kırın fiili değil mi? Kırın kaçene bu disa. Bastian. Emme verin. Biz geleceğiz. Evanı bu börük. Medeniz büyüktür. Abi hiç büyüktür. Evanı müthiş birinci büyüktür ya. Sen önce bir kendiniz bulmaya çalışın. Sonra benimkinden kontrol edersiniz. Evanı böyle yükseltiyor. گلی هوالین هجا برنامه me davim bu emji cejna ve carek edin piroz dikin bixatre ve. Hey axapna kırtene bu ya. Kamam ses carek edin bikrin. Gelli hevalin heja luha başnirin luha mukatebin behaviya hevdetini. Eyvallah anaya girdin. Allah Allah.